Arkadaşlar merhaba. Basit bir e-ticaret sitesi geliştirdim. E-ticaret sitesi geliştirirken Next.js ve CMS olarak da Strapi kullandım. Benzer CMS'lerle yeniden videolar çekmeyi düşünüyorum. İstediğiniz herhangi bir içerik varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ödeme yöntemi olarak farklı olarak bu sefer Stripe vesaire kullanmadım. Türkiye'deki ödeme yöntemlerinden bir tanesini kullandım yine. Kullandığım ödeme yöntemi EasyCo. Çünkü sadece başvurusuz olarak kullanabileceğimiz şu an bir tek o olduğu için bu şekilde bir video hazırladım. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olabilirsin. Şimdi birazdan tanıtım videomuzu izleyelim ve birlikte neler yapacağız görelim. Evet, şimdi projemizde neler yaptık birlikte bakalım. Şimdi normalde çıktığımız zaman yukarıdan aşağı şöyle sırasıyla bakalım. Şimdi burada bir light ve dark modumuz olduğunu görüyoruz. Buna göre renkler ayarladık. Buraya tıkladığım zaman My Order ve Logout seçeneklerimiz var. Logout diyerek çıkış yapayım. Tekrar buradaki ikonum değişti. Tekrar buraya tıklayarak giriş yapıyorum. Herhangi bir ürünü sepete ekleyebilmem için öncelikle giriş yapmam gerekiyor. Eğer ki çıkış yapmışsam ve herhangi bir ürüne geldiğim zaman Add to Cart dediğim zaman beni görmüş olduğumuz gibi bu sayfaya yönlendiriyor. Login diyerek tekrar yeniden giriş yapıyorum. Daha sonra burada sepet ayarlarımız var. Sepeti en son anlatacağım. Burada bir search alanımız var. Buraya one diyeceğim ve şu şekilde bir arama yapalım. İçinde one yazanları ne yaptı? Bize getirdi. Onun dışında burada yine aynı şekilde kategorilerimiz var. Burada da yine aynı şekilde kategorilerimiz var. Herhangi bir kategoriye tıkladığımız zaman karşımıza bunlar çıkıyor ve bunlara göre filtreleyebiliyoruz. Aynı zamanda yine aynı şekilde burada arama yapabiliyoruz. Add to cart diyerek ürünü sepete ekleyebiliyoruz ya da detail diyerek ürünün detaylarına gidebiliyoruz. Ürünün detaylarına gittiğimizde alt tarafta yine bir slider'la ürünlerimizin dönmüş olduğunu görüyoruz. Shopping bölümüne geldiğimizde ana sayfamızda gözüken bazı ürünler olduğunu görüyoruz. Normalde biz bunları dediğimiz gibi Strapi ile birlikte kullanıyoruz. Zaten Strapi de bizim normalde burada ana sayfa mı Recent mı diye bölümlerimizin olduğunu görüyoruz. Strap ile zaten hemen hemen her şeyi ekleyebiliyoruz. User, slider, mesela herhangi bir tane ürün eklemeyi deneyelim. Slider eklemeyi deneyelim. Bizden bir resim istiyor ve URL istiyor. Size bölümünde create diyelim. Bizden name'ini istiyor ve bağlantılı ürünler varsa onları ekleyebiliyoruz. Product bölümüne gelelim. Görmüş olduğumuz gibi product'ımızın tüm ürünlerini buradan hızlı bir şekilde ekleyebiliyoruz. Order'larımız için yine aynı şekilde color, kategori, bunların hepsini buradan rahat bir şekilde yönetebiliyoruz. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi birden fazla resim olan ürünlerde slider kullandım. Bunlarda birer tane resim var. Bu üründe birden fazla resim olduğu için bize slider şeklinde geliyor. Şimdi buraya tekrar giriş yaptıktan sonra My Order seçeneğine bakacak olursak burada siparişlerimizi görebiliyoruz. Daha önceden vermiş olduğumuz siparişler, bunları tıklayarak bu şekilde açarak hangi ürünleri sipariş verdiğimizi görebiliyoruz. Şu an en son siparişim benim 754 liralık bir siparişim şu an burada gözüküyor. Yeni bir sipariş oluşturup şimdi bunları deneyelim. Öncelikle EasyCon test kartları var. Bunlardan kullanıyoruz. Ondan bahsedeyim. EasyCon bize diyor ki başarılı yanıt veren kartlar bunlar. Yabancı kartlar, hata üreten kartlar. Bunları istersen kullanarak test edebilirsin diyor. Biz başarı kartlardan bir tanesini kullandık. Diğerler için de tabii ki alternatif senaryolar yazılarak da kullanılabilir. Onun dışında EasyCo panelimize giriş yapmamız gerekiyor. Hemen bir giriş yapıp açıyorum sayfamı. Evet. Şöyle açtım. Burada siparişlerimizi görebiliyoruz. İşlemler, tüm işlemler. Şurada başarılı olan işlemlerimi görebiliyorum. Onun dışında sonraki bölüm diyelim. Evet, işlemleri ara diyelim. Bazen bu arkadaş birazcık böyle sorun yaratıyor. Validation hataları diyelim, bakın. Validation hataları olan kartları da mesela ya da test ederken mesela basket item tipi yanlış girmişim. Burada bana bunları söylüyor. Kart numarasının geçersiz olduğunu söylüyor. Bir veri göndermişim, eksik göndermişim. Bunları da burada görebiliyorum. Onun dışında iadeler, iptaller gibi işlemler var. Bunlarla çok fazla ilgilenmedik. Şimdi gelelim buranın çalışma mantığına. Hemen öncelikle geliyorum. Herhangi bir ürünü sepete eklemek istiyorum. Color dedim, green. Bunları seçiyorum. Seçmezsem zaten bana hata mesajı döndürüyor. Add to cart diyelim ve bu ürünümüzü sepetimize ekledik. Sayfamızı yenilemeden yine aynı şekilde buraya eklendi. Herhangi bir ürünün detay sayfasına gelerek yine aynı şekilde ekleme yapabiliyorum. White size'ı seçmeyeceğim, mesela şu add to cart dedim, görmüş olduğumuz gibi hata mesajı yazdı. Standart diyorum, tekrar add to cart diyorum. Add to cart diyerek bana başarılı bir şekilde sepete ürünlerimi ekledi. Sayfamda herhangi bir yenileme vesaire yapmıyorum. Daha sonra checkout diyorum. Checkout bölümüne geldiğimizde cart information bölümümüz var. Burada biz de kartımızın ismini, yani kart sahibinin ismini, kredi
kartı numarasını, ayını, yılını, CVC numaralarını istiyor ve onun dışında adres bilgilerimiz gibi birkaç tane daha bilgi istiyor. Aslına bakarsanız EasyCo bizden çok fazla bilgi istiyor. Biz bu bilgilerin bazılarını girdik, bazılarını ise kendimiz direkt text olarak yazarak gönderdik. Tabii ki siz normal bir web sitesi yapıyorsanız, bir firmaya ya da kendiniz için yapıyorsanız buradaki tüm değerleri aslında doldurmanız, doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Ama biz bu şekilde yapmadık. IP adresimizi mesela kendimiz elle girdik. Bu adreslerin mesela JSON dosyası gönderirken elle girdik. Bu şekilde yaptık. Çünkü bizde şu an için en azından öyle alanlar olmadığı için tabii ki bu proje geliştirilerek tamamı bu profesyonel bir hale getirilebilir. Ama şu an zaten amacımız öğrenmek olduğu için bu şekilde ne yaptım? Hazırladım. Şimdi submit dedikten sonra benim sepetteki ürünlerimiz silinerek My Order sayfasına yönlendirmesi gerekiyor. Hemen submit diyorum ve başarılı bir şekilde olduğunu söylüyor. Ve en aşağıda 252 liralık ürünümün geldiğini ve sepetimin de burada temizlenmiş olduğunu görüyorum. Şimdi tekrar geliyorum buraya, aynı şekilde şurada bakıyorum, işlemlerde ara diyelim. Evet, bir daha tekrar tıklayacağım. Ürünümün başarılı bir şekilde buraya gelmiş olduğunu görüyorum. Şimdi test kartlarından bir de hatalı bir test kart numarası deneyelim. Şunu deneyelim mesela. Şuraya tekrar geliyorum. Yeniden bir tane ürün ekleyelim. Add to cart şöyle ekleyelim. Evet, seçelim hemen değerlerini. Add to cart. Evet. Sonra tekrar geliyorum sepet işlemlerine, checkout diyeceğim ve burada bunu kart numaramı değiştiriyorum, submit diyorum. Görmüş olduğumuz gibi order error dedi. Herhangi bir işlem yapmadı. Buraya gelip tüm işlemlere gelecek olursak başarısız olduğunu görüyoruz. Ve burada bizim My Order seçeneğimize bakacak olursak herhangi bir eklenti olmadığını ve sepetten de ürünümüzün silinmediğini görüyoruz. Evet, ayarlarımızı bu şekilde yaptık. Şimdi eğer hazırsanız projemizi geliştirmeye başlayalım. Evet, şimdi projemizi oluşturmaya başlayalım. Hemen CMD ekranımı açacağım ve bilgisayarımın D'sinde çalışmak istiyorum. D dizine gireceğim ve cd GitHub diyeceğim. Şimdi birden fazla şey oluşturacağım için ve ben dosyalarımın toplu bir şekilde durmasını istediğim için buraya bir dosya oluşturacağım. Make'dir shopping strapi diyeceğim. Dosyamın ismi bu olacak. Daha sonra cd shopping şu şekilde gireceğim bu dosyaya ve bunun içinde öncelikle şunu aynı şekilde kuracağım. Aslına bakarsanız buna kod nokta diyerek Visual Studio Code'da açabiliriz. Daha sonra diğer projelerimde oluşturdukça yine aynı şekilde burada görebilirim. Benim için hatta daha rahat olur. Bu şekilde devam edeyim ben. Şöyle tekrar geleyim. Şimdi Strapi oluşturacağız. Duruma göre belki bir Node.js de ekleyebiliriz. Daha sonra ödeme yöntemi için. O yüzden dolayı bu burada bu şekilde olsun. Hemen tekrar geliyorum. Bunu kurulumuyla ilgili başlıyorum. Bunun içine yeni bir klasör oluşturacak. Benim projemin ismiyle oluşturacak. Tabi şimdi projemin ismini girerek başlayacağım. Şöyle bir şurayı büyüteyim. Projemin ismi Next.js Shopping diyelim. Evet, bu şekilde olsun. TypeScript kullanacağım. Slint kullanacağım. Tailwind CSS kullanacağım. Bunu istemiyorum. AppRouter istiyorum. Bu da olsun ve bu şekilde kurulumu hemen başlatıyorum. Görmüş olduğumuz gibi buraya ne oldu? Bu şekilde oluştu. Evet, kurulumum tamamlandı. Başarılı bir şekilde projemizi kurduk. Daha sonra ben projemin içine gireceğim. Cd Next.js Shopping diyeceğim bu şekilde. Daha sonra burayı hemen şöyle bir temizleyeyim. Diyelim ki npm run dev diyerek projemi başlatacağım. Localhost 3000'de çalışacağını söylüyor. Şu şekilde gelip sayfamı açıyorum ve projem görmüş olduğumuz gibi hazır. Şimdi birazcık proje dosyalarımıza bakalım. Proje dosyalarımıza baktığımızda Next.js'nin sürümünün şu an 14.2 olduğunu, config dosyası, işte paket dosyalar gibi çeşitli dosyaların olduğunu ve bir de app klasörünün olduğunu görüyoruz. App klasöründe bir page sayfası var ve page sayfası görmüş olduğumuz gibi karşımızda. Biz bunun için istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burası bizim normalde ana sayfamız olacak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir stil uygulanmış. Bu stil de global CSS dosyasının içinde. Bu stili isterseniz silebilirsiniz. Ben silmeyeceğim. Neden silmeyeceğim? Shotgun kullanacağım. Shotgun zaten buradakileri silecek. O yüzden göstermek için açıkçası silmeyeceğim. Gerek de yok zaten. Onun dışında Tailwind config dosyamız var. Biz burada daha sonra bir renk tanımlamaları yapacağız ve şu an görmüş olduğunuz gibi birazcık az. Yine Shotgun yükleyeceğim için aynı şekilde bu dosyada da değişiklikler yapacak.
Şimdi hemen shotgun kullanacağız. Öncelikle shotgun nedir? Shotgun bize hızlı bir şekilde hazır komponentler veren bir komponent paketi gibi bir şey diyebiliriz yani. Mesela örnek olarak burada bakacak olursak alert diyalog diyelim. Şu şekilde bastığımızda mesela bize vermiş olduğu şekilde evet mi hayır mı gibi soruları var ya da işte modallar var, butonlar var, kartlar var, karoseller var. Mesela slider için bunu kullanacağız gibi çeşitli özellikleri var. E, Ben şimdi burada toplu bir yükleme yapacağım. Toplu yükleme yaptıktan sonra da yine ihtiyacım olduğu zaman yine shotgun'ı açacağım. Bunun içinden kopyalamam gereken dosyaları kopyalayacağım. Siz tabii ki parça parça yükleyebilirsiniz. Ben toplu yükleyeceğim. Hatta yüklediklerim bazılarını belki hiç kullanmayabilirim. Ya da eksik yüklemiş olabilirim. Daha sonra üzerine ekleme yapmam gerekebilir. Şu an dediğim gibi sadece sık kullanabileceklerimi tahmin edip bunları yükleyeceğim. Shotgun yüklemek için öncelikle installation bölümüne gelip buradan Next.js diyerek burada kurulumu yapmamız gerekiyor. Eğer ki sıfırdan bir proje oluşturacaksanız direkt bunu söyleyebilirsiniz. Next.js'in hem kendisini oluşturup hem de shotgun yüklü bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ben genellikle bunu yapmıyorum. Direkt bu yöntemle yapıyorum. Aynı zamanda gösterebilmek için diyoruz ki işte benim bir hazır projem var. Hazır projeme bunu yüklemek istiyorum diyorum. Hemen gelelim bunu kopyalayalım ve projemizi durduralım. Ve bunu yüklemesi için bunu yapıştırıyorum. Sonra bana birkaç tane soru soracak. Bu sorulara şimdi dikkatli bir şekilde bakalım. Sorduğu sorularda bana renklerle ilgili bir şeyler söylüyor. Ben bu renklerin hiçbirini kullanmak istemiyorum. Burada başka seçebileceğimiz bir özellik olmadığı için default diyeceğiz. Select diyeceğim ve no diyeceğim. No diyeceğim ki bana CSS variables'ların vesaire ne yapsın? Eklemesin. Bunları istemiyorum. Eğer ki buna yes derseniz o zaman global CSS dosyanızda fazladan stiller vesaire yazacaktır. Ben istemiyorum. Tercih meselesi. Tabii ki siz kullanabilirsiniz. Ben kendi renklerimi kendim daha çok tanımlıyorum. O yüzden dolayı no diyerek bunun kurulumunu yapacağım. Gerçi yani içindeki renkleri bu zamana kadar hiç kullanmadım. Yani varsayılan renkler veriyor dediğim gibi bunları hiç kullanmadım ama aslında hızlı bir şekilde bir veriyor. Bakalım burada örnek var mı? Şöyle bir göstermeye çalışayım. Yok. Yani bazı arkadaşlar kullanabiliyor bunları. Yani ben çok tercih etmiyorum. Tercih meselesi tabii ki. Bunu bu şekilde kurulumunu yaptık. Şimdi ben projelerimi yazarken öncelikle Tailwind CSS kullanacağım. Zaten ve bu stiller konusuna gelmişken bu yüzden dolayı şu şekilde bir eklenti kullanıyorum. Onu göstereyim. Bu eklenti benim ne işime yarıyor? Mesela ben buraya geldim. Div class name dedim. BG dedim. Red dedim. Mesela görmüş olduğumuz gibi tüm renkleri görebiliyorum. Ya da bunu bu şekilde yazdım. Üzerine geldiğim zaman görmüş olduğumuz gibi bu CSS kodunun ne işe yaradığını burada görebiliyorum. O yüzden dolayı bu eklentiyi yüklemenizi tavsiye ederim. Bir de özellikle şu eklentiyi yüklemenizi tavsiye ederim. Bu eklenti de şu işime yarıyor benim. Buraya geldim mesela rafçı dedim. Görmüş olduğumuz gibi bana bunları hızlı bir şekilde verdi. Ben de bu şekilde kodlarımı hızlı bir şekilde yazabilmek için bunu kullanıyorum. Onun dışında başka bununla ilgili olarak kullandığım eklenti varsa göstereyim. Parantezler için bunu kullanabilirsiniz. Başka bir sürü alternatifi var. Ben bunu kullanıyorum. Yine alternatifler var. Hatta daha iyisini olduğunu düşünüyorsanız alt tarafa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ben de denerim aynı zamanda. Auto rename tag diye bir özelliğimiz var yine. Bu da yani bir paketimiz var, bir eklentimiz var. Bu da parantezleri otomatik kapatıp açması için yine aynı şekilde div yazdığım zaman otomatik benim yerime kapatsın diye kullandığım bir şey. Bunu da kullanabilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi tercihe bağlı. Ama özellikle şunun ikisini kullanmanızı tavsiye ederim. Bu ve Tailwind CSS'i kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim Shotgun'la ilgili diğer işlemlerimizi yapmaya. Şimdi ben Shotgun'da işte mesela alert kullanabilirim. Alert diyalog kullanabilirim. Alert kullanmayacağım büyük bir ihtimal ama şu alert diyalog kullanırım yani. Emin misin değil misin diye bir yazı var sonuçta. Yani duruma göre bunu kullanmak isteyebilirim. Şöyle yukarıdan aşağı bakalım. Şurada bir batge var. Bu batgeyi kullanmak isteyebilirim. Şu şekilde bir stili var. Şimdi zaten birazdan bunlara nasıl stil verebiliriz, nasıl kullanacağız bunları da göstereceğim. Şu an toplu bir şekilde yükleme yapalım. Eğer ki zaten biliyorsanız bu bölümleri bir es geçebilirsiniz de. Tekrar buton diyorum ve şu şekilde yüklüyorum. Bu yüklemiş olduğum dosyalar Components'in içinde UI dosyasının içinde görmüş olduğunuz gibi yani arayüz dosyası diye bu şekilde oluşuyor. Bazen yes diye cevap vermeniz gerekebilir. Mesela alert diyaloğu yüklerken butonu da otomatik kendisi yükledi. Büyük bir ihtimal ben tekrar butonu yüklemek istediğimde üzerine yazayım mı diye sordu. Bu şekilde. Şimdi tekrar geliyorum. Butonumuzu yükledik. Calendar takvimle ilgili bir işim olmaz. Sanırım kart belki
Product'larımı listelemek de kullanabilirim. Onun dışında karosel, bunu slider'ımda kullanmayı düşünüyorum. Hatta bunun aşağıda gelişmiş özellikleri var. Bunları da test edip kullanacağım. Onun dışında şöyle bakalım, checkbox kullanabilirim. Form elementleri için belki hiç ihtiyacım bile olmayabilir ama biz yükleyelim. Başka collapse neydi? Kullanmam. Combo box kullanabilirim belki. Bakalım şöyle. Bunun için ne diyor? Galiba şunun ikisini yüklemem gerektiğini söylüyor. Şu anlık ihtiyacım yok. İhtiyacım olursa duruma göre tekrar, olmazsa gelir bakarız. Şöyle bir bakalım. Diyalogda ne var? Diyalogda şu şekilde bir sayfa açılıyor. Bunu da kullanabilirim. Bunu da yükleyelim. Başka drop down menü, açılır menü. Buna ihtiyacımız olacak zaman zaman. Dark modda da zaten, dark mod light modda geçerken de özellikle kullanacağız. İçinde var zaten. Birazdan onun ayarlarını da yapacağız aynı şekilde. Form seçelim. Formu yükleyelim. Bu formla birlikte aslında kullanmamız gereken Zod var. Use form var. Zod, bunlar var. Bunları da yüklememiz gerekiyor. Aslında bunu zaten login ekranımızda sanırım yaparız ya da register ekranımızda yaparız. Yine sitemizin içindeki forum kısımlarında bunları yine aynı şekilde kullanırız zaten. Biz yine bunları şimdiden değil de zaman geldiğinde kurarız. Şu an sadece bir tek formu yükleyeceğim. Ee, Onun dışında input ihtiyacımız olacaktır. Özellikle giriş, register kısımlarında. Burada inputların diğer çeşitleri de var. İşte takvim için olanı var. Input OTP var. Bunları da isterseniz tabii ki ihtiyaca bağlı kullanabilirsiniz. Bana şu an için lazım değil. Label otomatik yüklemiş mi? Şöyle bakayım. Bak, label otomatik yüklemiş. Ben yüklemedim. O yüzden dolayı şu an onu yüklemeyeceğim. Başka şöyle bakalım. Select aynı şekilde açılır menü. Buna ihtiyacımız olacak kesinlikle. Bunu o yüzden yüklüyorum. Daha sonra kart menüsü için ve mobil menü için böyle bir sheet'e ihtiyacım olacak. Bunu aynı şekilde gelip yükleyeceğim. Özellikle bunu yüklemek istiyorum. Bu da bizim loading efektlerimiz için kullanacağız. Yani yükleniyor yerine işte bir sahte bir tasarım yapacağız. Bu sahte tasarımda da bunlar sanki varmış gibi duracak. Yani yüklenirken loadingler için bunları yapmayı düşünüyorum. O yüzden dolayı aynı şekilde gelip bunu yükleyeceğim. Slider'a ihtiyacım yok. Sonar şu şekilde bildirim veriyor. Bunu kullanmayacağım. Sonar da kullanılabilir. Ama ben onun yerine Toast kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi bunu kullanması daha kolay oluyor. Toast'la ilgili ayarların da yapılması gerekiyor. Bunları da daha sonra yapacağım. Şu an için dokunmuyorum. İhtiyacımız olduğunda zaten yapacağız. Toast'la birlikte şu şekilde 3 tane dosyanın yüklendiğini de görebilirsiniz. Bu arada bununla ilgili ayarlarımızı yapacağız. Şimdi öncelikle npm run dev diyelim ve şu şekilde bir bakalım. Hatta TOS'la ilgili ayarlarımızı da ufaktan yapalım. Onları da göstereyim. Şimdi ilk başta basitinden başlayacağım. Bir tane şöyle bir buton yazalım. Örnek olması açısından deneme diyeceğim. Bu normal buton. Bir de benim Shotgun'la birlikte yüklemiş olduğum bir buton var. Şu şekilde kütüphanesi var. Buna da test diyeceğim. Bunları yazdıktan sonra şöyle sayfamı yenileyim ve ikisinin arasındaki bir farka birlikte öncelikle bakalım. Bakın, görmüş olduğunuz gibi deneme butonunda herhangi bir class yok ama bunda görmüş olduğumuz gibi hazır bir class'la birlikte geliyor. Şimdi bu butonun aynı zamanda variant diye bir özelliği var. Burada mesela şu kırmızı buton anlamına geliyor. Şu şekilde bize tasarım veriyor. Aynı zamanda ben komponent dosyamın içinde butona girdiğim zaman buraya bir virgül atarak kendi varyantımı, kendi renk tanımlamamı yapabiliyorum. Ya da size ile ilgili yine aynı şekilde burada size diyerek, boşluk size diyerek bunları kullanabiliyorum. Zaten butonun tüm özellikleri var burada. Yani on click özelliği, işte on change it vesaire tüm özellikleri var zaten. Tüm özellikleri sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Ama bize bu şekilde bir tasarımımızın güzel olması için bu şekilde güzellikler sağlıyor. O yüzden dolayı ne yapacağız? Biz de bunu kullanacağız. Onun dışında hemen gelelim toast işlemiyle. Toast işleminde bir iki tane ayar yapılması gerekiyor. Öncelikle buna bakalım. Diyor ki arkadaşım, diyor, app'in içinde layout.tsx'in var mı senin, diyor. Hemen bakalım. Evet, bir layout.tsx'imiz var. Diyor ki buraya, diyor, nereye eklemek istiyorsan mesajların nerede gözükecekse, diyor, oraya gel toaster'ı ekle, diyor. Hemen ben bunu Children'ın altına toaster'ı şu şekilde ekleyeceğim. Ve bununla birlikte şu şekilde bir bizim yüklemiş olduğumuz kütüphanesi var. Ya da şuraya Ctrl Space yaparsanız yine aynı şekilde gelecektir. Yukarı zaten ekledi. Bunu ekledikten sonra şu şekilde bak, örnek bir kullanım vermiş. Diyor ki bunu çağıracaksın, diyor. Bakalım. Daha sonra bu şekilde bunu söyleyeceksin, diyor. Ve şu şekilde yazabilirsin, diyor. Hemen bunu bir test edelim. Page sayfama geldim.
Şu arkadaşı geldim burada kullandım ve onun dışında şu butonu da yine aynı şekilde gelelim buraya yapıştıralım. Bu sayfayı zaten sileceğim. Sadece deneme amaçlı olarak yapıyoruz zaten. YouTube'un kütüphanesini şu şekilde geldim. Yine aynı şekilde yukarıda yazdığı gibi ekledik. Tekrar şöyle bir bakalım. Ne oldu ne bitti. Şöyle sayfamızı bir yeniliyoruz. Eksiğimiz bir şeyimiz mi var? Bakalım. Justos yanlış şey mi yükledim? Hayır, doğru. Bu arkadaş use silent'ta çalışıyor olabilir. Hemen şöyle bir use silent yazacağım sadece. Daha sonra deneyeceğim. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu arkadaş use silent'ta çalışıyor. O yüzden dolayı çalışmadı. Use silent eklemek zorundayız bunun olduğu yere. Show toast'u eklediğim zaman bakın görmüş olduğumuz gibi bunu artık bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunun için artık ne yazarsak title ve description'a kullanabiliyoruz. Onun dışında bu arkadaşın da varyantları var diye hatırlıyorum. Şöyle şunları hemen basayım teker teker. Bir tanesi vardı. Evet, görmüş olduğumuz gibi burada kod bölümüne gelerek de bakabiliriz. Mesela yine varyantını bu şekilde yazarsan kullanabiliyormuşsun. Hemen gelelim deneyelim. Varyant 2 nokta 2 tane özelliği var. Büyük bir ihtimal bunun da içinde aynı şekilde düzenlemek için bir yer vardır butonda olduğu gibi düzenleyerek kendi varyantımızı ekleyebiliriz. Bakın bastık görmüş olduğumuz gibi kırmızı geldi. İşte illa title description ikisini de kullanmak zorunda değilseniz birini kullanabilirsiniz. Mesela bu şekilde kullanabiliyoruz. Zaten bunlara ihtiyacımız oldukça zaman zaman buraya tekrar geleceğiz. Aynı şekilde bakacağız. Buradan kopyalayacağız ve kullanacağız. Ben sadece başlangıçta hızlı bir şekilde e, işlemlerimi halledebilmek için yani tekrar yüklemek için tekrar bu sayfaya gelmemek için direkt durdur başlat yapmamak için toplu bir şekilde bir yükleme yapıyorum. Bu şekilde benim için daha kolay oluyor. Yükleme işlemimiz başarılı şu an için. Şimdi birazdan aynı şekilde sayfamıza bir dark mode ve light mode ekleyerek devam edelim. Evet, şimdi sisteme ben dark mode ve light mode eklemek istiyorum. Bunun için yine Shotgun'da bu özelliğimiz var. Şu yukarı doğru çıktığımızda dark mode diye bir bölüm olduğunu ve Next.js'e tıkladığımız zaman yapmamız gerekenleri bize sırasıyla söylediğini görebiliyoruz. Şimdi ilk olarak yüklemem gereken şu arkadaşı tekrar projemi durdurarak hemen yüklüyorum. Yükledikten sonra diyor ki Components'in içine diyor şu şekilde bir dosya oluşturman gerekiyor diyor. Tabii ki bu dosyanın yeri opsiyonel, siz istediğiniz yeri oluşturabilirsiniz ama daha sonra bunu düzenlemeniz gerekiyor. Yani sayfaların içinde gerçi bir yerde sadece düzenlemeniz gerekiyor. Şurada sadece düzenlemeniz gerekiyor, fark etmez. Ben burada yazdığı gibi direkt kullanacağım ve sayfanın içine şunun aynısını geliyorum yazıyorum. Daha sonra diyor ki bu tema provider dosyasını diyor layout'unda kullan diyor. Yani tüm sayfaları kapsayan layout'unda bunu kullanacaksın diyor. Hemen tekrar geliyorum. Bizim tostumuzu eklediğimiz bu yerde aynı şekilde bunu da ekleyeceğiz. Bununla ikisinin arasındaki farka baktığımızda class name'inde sadece inter class name diye bir şey olduğunu görüyoruz. Bu nedir? Bu görmüş olduğumuz gibi Google fontu kullanıyormuş ve burada o yüzden dolayı böyle bir tanımlama var. İstemiyorsanız bu arkadaşı buradan silebilirsiniz. Ben standart olarak kullanacağım. Eğer ki başka bir font kullanmak isterseniz yine aynı şekilde burada değiştirebilirsiniz. Şimdi onun dışında hemen burada söylemiş olduğu gibi ben bu arkadaşı bunun içine alacağım. Yani body'nin içinde olacak, tamamını kapsayacak ve bunu da buraya yapıştıracağım. Ve tema provider'ı control space ile birlikte yukarı ekleyeceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra diyor ki ben sana diyor istiyorsan diyor şu şekilde hazır bir tane hazırladım diyor. Bunu kullanabilirsin diyor. Evet, biz bunu kullanalım. Burada kod bölümüne geliyorum. Kod bölümündeki ismi neymiş? Şuymuş. Ben de ismini hiç değiştirmeyeceğim. Yine aynı şekilde tekrar tema provider'ımın altına mod toggle.tsx diyeceğim. Bu arkadaşın aynısını buraya kopyalayacağım ve kullanmaya başlayacağım. Hemen şöyle gelelim. npm run dev diyelim. Ve daha sonra bu arkadaşı da bizim page sayfamıza yine aynı şekilde ekleyelim. Geliyorum buraya. Mod toggle. Tamam, güzel. Şimdi şöyle sayfamı bir yenileyelim. Daha sonra bunun üzerinde ufaktan bir konuşalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi light, dark modumuz gibi özelliklerimiz var. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey nerede? Layout sayfası. Burada diyor ki standart olarak diyor bunu kullanabilirsin diyor. Yani sistem rengini kullanabilirsin diyor. Eğer ki dark istiyorsanız dark, light istiyorsanız light yazabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken sadece bir şey daha söyleyeyim. Daha doğrusu uğraşmamanız gereken bir şey söyleyeyim. Şimdi buradaki değiştirdikten sonra muhakkak cache'lerinizi silin. Çünkü eğer ki çerezlerinizi silmezseniz
yüklemiyor, yani şey yapmıyor, zaman zaman problem yaratabiliyor size. Ben burayı dark'a çevirdim olmadı, light'e çevirdim olmadı diye düşünmeyin. Ya buradakini değişir değişmez mutlaka ne yapacaksınız? Çerezlerinizi bir defa sileceksiniz. Bunu sadece bir dipnot olarak söylüyorum. Ben genellikle zaten dark modda çalışırım ama burayı yine sistem olarak bırakacağım. Duruma göre ya da isterseniz sayfa direkt dark modda başlasın istiyorsanız direkt dark modda ya da light modda başlasın istiyorsanız light modda şeklinde kullanabilirsiniz. Bu arkadaşı ben daha sonra navbarımda kullanacağım. O yüzden dolayı zaten bu mod toggle'ı bu şekilde oluşturdum. Eğer ki istersem tasarımını vesaire değiştirebilirim ama şu an için ihtiyacım yok gibi duruyor. Duruma göre artık tekrar bakacağım. Evet, şimdi dosya yapılarımızla devam edeceğiz. Şimdi normalde bizim burada bir tane page.tsx sayfamız var ve bu sayfamız bizim ana sayfa. Şimdi ben bu sayfayı şu şekilde dashboard diyerek ya da home diyerek, fark etmez, home diyelim ana sayfa olduğu için home diyelim şu şekilde. Page.tsx'i buraya taşırsam ne olur? Birlikte öncelikle buna bakalım. Şöyle gidip tekrar sayfamı yeniliyorum. Herhangi bir değişiklik olmadı. Bu köşeli normal parantezler şu işe yarıyor. Dosyalarımızı gruplamaya yarıyor. Ben de şu an bu gruplama yöntemini kullanarak aynı şekilde kendine bir yapı oluşturacağım. Tekrar geleceğim. Burada yeniden out diye bir klasör daha oluşturayım. Ve tekrar yeniden geleyim. Buraya rotalar diye yeniden bir dosya daha oluşturayım. Şimdi bu açıklama dosyası olduğunu söyledim. Yani bu parantezlerin açıklama dosyası olduğunu söyledim. Yani burada görmüş olduğumuz gibi bir hükmü yok. O zaman ben home sayfasını tekrar rotaların içine taşırsam ve tekrar şu şekilde gelip bakarsam hala bir değişikliğin olmadığını görebiliyorum. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi bu detaylı bir şekilde görelim. Şuradaki şu dosya yapısı çok fazla hoşuma gitmiyor. O yüzden şöyle direkt buraya bir components diye bir tane daha dosya oluşturayım. Pardon, yanlış oldu. Rotalarımın içine direkt oluşturacağım. Yani olması gereken şu şekilde olacak. Daha sonra buraya diğer sayfalarımı oluşturacağım zaten. Şu an bunların ikisi alt alta dursun. Şimdi gelelim out sayfasına. Dediğimiz gibi ben bunları gruplamak ve sayfamın tasarımını oluşturmak için bu şekilde devam edeceğim. Şimdi out sayfam benim bu rotalarımın içindeki sayfalardan farklı olacak. Şu şekilde düşünelim. Bizim bir ana sayfamız var, kar sayfamız var, product detayı sayfamız var. Bir sürü sayfamız olacak. Bu sayfaların tasarımı için buraya aynı şekilde gelip bir layout oluşturacağım ve bu şekilde kullanacağım. Bunların en üstünde bir tane navbar olacak. En aşağısında bir tane footer olacak. Ortadaki alan sürekli değişecek. Ama out sayfamda ben ne header istiyorum ne footer istiyorum. Out sayfamda kendine özgü bir tasarım olsun istiyorum. O yüzden dolayı out sayfasını burada bu şekilde ayırdım. Şimdi bunu hemen detaylı bir şekilde detaylı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Buraya bir tane login diye bir sayfa oluşturacağım. Tekrar yeniden geliyorum. Create user diye bir sayfa oluşturacağım. Login'in içine tekrar geleyim. Page.tsx diyelim ve buraya tekrar slash login diyelim. Rafci diyelim. Şunun içine şöyle dolduralım. Evet, görmüş olduğumuz gibi sayfamız bu şekilde. Şimdi şöyle tekrar rafci diyeyim. Şunun ismini login page olarak değiştirelim. Tamam, böyle olsun. Tekrar buraya yeniden bir create user diye yeni bir sayfa oluşturalım. Ya da create user'a yeni bir bölüm oluşturalım. Şöyle rafci diyelim ve create user diyelim. Evet. Tekrar buraya gelip create user dersem şu şekilde görmüş olduğumuz gibi bu sayfayı görüyoruz. Şimdi bizim burada bir tane layoutumuz var. Burada bütün tasarımları etkileyen bir layoutumuz var. Görmüş olduğumuz gibi biz bu layout gibi bu gruplamış olduğumuz sayfalara da bir layout oluşturabiliriz. Ben out tarafında bir layout oluşturmak istiyorum. Bunu hemen şöyle birlikte görelim. Layout.tsx rafçı diyorum. Bakın zaten şu an oluşturmadan direkt hata vermeye başladı görmüş olduğumuz gibi. Rafçı diyeceğim. Daha sonra out layout props diyeceğim. Evet, bu şekilde yaptığım zaman bakın şu an create user sayfasındayım. Out layout props diyor. Ve burada tekrar gelelim. Login sayfası diyelim, yine aynı şeyin yazdığını görüyoruz. Şimdi bizim şuradaki layout sayfasına baktığımızda burada bir children olduğunu görüyoruz. Bu children'la birlikte biz bu sayfalarımız içinde ne varsa burada aynı şekilde gelip gösterebiliyoruz. Bunun için tabii ki hemen şöyle bir interface yazmamız gerekiyor. Out layout props üstü parantez children
Bu aslında genel ismi, yani bütün dokümantasyonlarda bu şekilde kullanıldığı için herkes bu şekilde kullanılıyor. Ama aslında burada işi yapan kim? React Node. Bunu buraya bu şekilde ekledim. Daha sonra tekrar geliyorum, burada Outlayout Props ve Children'ımı buraya ekliyorum. Daha sonra Children'ımı gelip tekrar buraya eklersem görmüş olduğumuz gibi login sayfasındayım. Login page yazdı. Create User sayfasına geldim. Create User yazdı. Bunu neden yaptık? Şimdi hemen göstereyim tekrar. Buraya gelelim, bir tane A yazalım. Görmüş olduğumuz gibi A create user ve login sayfamıza gelelim yine aynı şekilde. Ama ana sayfama geldiğimde bakın A'nın olmadığını görüyoruz. Yani ben burada out sayfası için bir dizayn yaparken buradaki layout'u kullanabilirim. Aynısını rotalar bölümünde de kullanırken aynısını yapabilirim. Buraya da bir layout eklerim, yine aynı şekilde bir tasarım yapabilirim. Mesela rotalarımın olduğu bölümde üst tarafta bir navbar olacak, alt tarafta bir footer olacak. Ama login ve create user sayfamda sayfamı ikiye böleceğim. Yarısında resim olacak, yarısında form olacak. O yüzden dolayı burada ne yapıyorum? Bu şekilde bir yapı oluşturuyorum. Hemen buraya tekrar geliyorum. Buraya bir class name diyeceğim ve h screen diyeceğim. Flex, justify, center. Şöyle küçülteyim şurayı. Şurayı da şöyle büyütelim. Evet. Justify Center. Şurayı da küçülteyim. Hı, tamam. Justify Center, Item Center diyeceğim. Ben şimdi bir de bunun dışında kendim birazcık renk tanımlamak istiyorum. Yani projemde kullanmak istediğim bazı renkler olacak. Bunun için hemen şuraya geliyorum. Tailwind config dosyama ve burada tema container extend'in içine şuraya renklerimi tanımlamak istiyorum. Ben renklerimi daha önceden ayarladım. O yüzden dolayı buraya bu şekilde yazacağım. Bu renkleri kullanmak istediğim zaman buraya tekrar gelelim. Layout. Şöyle yapalım. Background my color dediğim zaman görmüş olduğumuz gibi bunları bu şekilde kullanabiliyoruz. Ama ben sayfamda light mode ve dark mode kullanacağım için o yüzden dolayı renklerle ilgili küçük bir CSS yazmak istiyorum. Bunun için şöyle tekrar geleceğim. Diyeceğim ki global CSS dosyama direkt kopyalayacağım ben bunları şu şekilde. Diyeceğim ki bg1 diye bir şey tanımladım, isim tanımladım. BG My Color, yani Light moddayken beyaz bir şekilde gelecek arka planım, ama Dark moddayken benim tanımlamış olduğum bu siyah tonlu renk gelecek. Aynı şekilde burada da tersini yaptım ki tekste de bunu kullandığım zaman text olarak da bunu kullanayım. Rahat bir şekilde tasarımlarımı bu şekilde yapabileyim diye böyle bir tanımlama yaptım. Şimdi aynı şekilde tekrar gelelim. Şöyle yapalım. Layout sayfamız, buraya gelelim. BG1 diyelim. Şu an tabii ki ben dark modda olduğum için şu an light'a alalım hatta bu arkadaşı. Tekrar buraya gelelim. Burada tabii ki şu an bunları düzenleme sayfamız yok. Görmüş olduğumuz gibi A login page şeklinde geldi ve beyaz bir şekilde sayfamız geldi. Tekrar buraya geleyim. Sayfamı tekrar dark'a alayım ve tekrar buraya gelelim. Login diyelim. Görmüş olduğumuz gibi bu renkte. Bu tanımladığım renkleri bu şekilde kullanacağım. Hemen tekrar geliyorum. Burada yeni bir tane div tanımlayacağım. Şurada bu arkadaş da başka bir divin içinde olacak. Sayfamın yarısını ben resim eklemek istiyorum. Bu resmi de hatta ben buraya ekledim. Siz zaten projenin resimlerini vesaire paylaştım. Aynı şekilde oradan indirerek aynı resimleri kullanabilir ya da başka resimler kullanabilirsiniz. Ben bu arkadaşın normalde gizli olmasını istiyorum. RG'de blok olsun ve sayfanın 1/2'sini kaplasın ve H'de full şekilde olsun istiyorum. Buraya tekrar geliyorum, bir image ekleyeceğim ve next image diyeceğim. Bu next image'i kullanırken muhakkak alt vermenizi öneririm. Çünkü eğer alt vermezseniz sürekli Chrome'da hata mesajı yazacak. Hatta deploy ederken de buna bir alt vermen gerekiyor diyebilecek. SRC özelliğine hemen resmimin yolunu söylüyorum. Public dosyamın içinde login.jpg. Ben daha önceden zaten buraya yükledim. Bu resmi kullanacağım. Daha sonra tekrar geliyorum buraya. Bir width vermem gerekiyor. Resmimin ne kadar kaliteli olmasını istiyorsam, tabi bu tam olarak resmimin boyutu, o yüzden buraya tam değerini giriyorum. Ve class name'de de resmime bir hiza vermeye çalışacağım. H full, V full, object cover ve her zaman resmin en üstü gözüksün istiyorum. O yüzden de object top diyeceğim.
Evet, şöyle tekrar bakalım. Görmüş olduğumuz gibi şöyle bir resmim var. Şimdi şuradaki şu arkadaşa da hemen yine V full vesaire diyeceğiz ki ve LG'de gözük 1/2 vesaire diyeceğiz ki burada güzel bir şekilde gözüksün. Hemen buraya tekrar diyelim ki div class name şöyle V full LG'de sayfamın, evet şöyle bir yukarıda yazdığımız gibi 1/2'si ve padding 10 flex call justify center item center diyeceğim. Tekrar bunun içine şöyle bir gelelim. Bakın sayfamı görmüş olduğumuz gibi ikiye böldük. Tekrar ben buraya geliyorum. Yeni bir tane div oluşturuyorum. Ve burada div class name diyeceğim. Flex item center margin button 6 diyeceğim. Ve children'ımı da bunun içine ya da bunun içine bırakmayalım. Burada kalsın yine. Children'ın yeri burası olsun. Buraya da ben bir tane logo alanı eklemek istiyorum. Bunu şimdi logoyu birden fazla yerde kullanacağım için ana sayfa gidecek bu logo. O yüzden buradaki komponent dosyama geleyim. Bir tane logo nokta tsx diyelim. Rafc diyelim. Logonun içinde sadece bir tane link olacak. Şöyle next link. Daha sonra burada diyeceğim ki href için yani gideceğin sayfa ana sayfa olacak. Class name ekleyeceğim. Class name şu anlık dursun. Shopping diyeceğim. Daha sonra tekrar geleyim. Aynı şekilde ben buraya logomu ekleyeyim. Ve burada bu arkadaş sabit bir şekilde gelsin. Tabi shopping yazımız çok güzel durmadı. O yüzden dolayı ben burada bir tane şey kullanmak istiyorum. Font kullanmak istiyorum. Font inter diyeceğim. Eşittir. Şöyle olması lazım. Pacifico. Bu ikonu kullanacağım. Bu ikonun şimdi şöyle yazdığımız zaman direkt bir hata alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu sayfaya giderseniz burada örnek olarak ne yazabileceğinizi gösteriyor. Benim tam olarak ihtiyacım olan şey bu. Tekrar geliyorum. Bunları buraya yapıştırıyorum. Tekrar gelip sayfama şu şekilde bakacağım. Tabii şu an için ben bunu bir yerde kullanmadım. Önce bunu bir yerde kullanmam lazım. Şu class name'e tekrar geliyorum. Diyeceğim ki buradaki değişkenin ismi. Değişkenin ismini Pacifico yapsak daha iyi olur. Aslında şunun aynısını yazalım. P'si küçük olsun sadece. Bu şekilde kullanalım. Diyeceğiz ki şöyle dolar bundan Pacifico nokta class name. Daha sonra başka şeyler eklemek istiyorsam buraya mesela text 3x large 2x large ne ekleyeceğimiz 2x large diyelim. Bu şekilde bunu görmüş olduğumuz gibi fontuyla birlikte yapmış olduk. Güzel bir yazı fontu, bunu de kullanacağım. Şunu kaydetmemişim sanırım. Bunu da kaydedelim. Evet bakın kaydetmemişim. Daha yeni renk değişti görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bunu kullanacağız. Tamam, güzel. Ee, evet şuna don't save diyelim. Sayfayı taşıdık ya, o yüzden dolayı geldi. Şimdi tekrar gelelim biz buraya. Şimdi ben artık login sayfam için e, bir tasarım yaptığım zaman şöyle tekrar bakalım. Burada rahat bir şekilde kullanabileceğim. Bunun için de buradaki formu kullanarak bir tane form oluşturacağız. Evet şimdi forumlarımızı oluşturmaya başlayalım. Bunun için şöyle tekrar gelecek olursak burada Shotgun'a form sayfasına şöyle bir bakalım. Daha önce formu yüklemiştik. Şöyle yukarıdan aşağı gelip baktığımızda use silent'la çalıştığını ve zot'la birlikte şöyle bir şeyler yapabiliriz diyor. Biz bu zot'u niçin kullanacağız ondan bahsedeyim. Öncelikle validation işlemleri için kullanacağız. İlk başta yukarı use silent yazarak aynı şekilde başlayayım. Daha sonra bu arkadaşları benim teker teker yüklemem gerekiyor. Şöyle hemen şunları sadece aynı şekilde geleyim ekleyeyim ve yüklemelerini şimdi yapalım. Evet bunları şöyle yazdık. Şu en üstte kalsın yine. Tamam. Şimdi hemen projemi durduruyorum. İlk başta yüklemem gereken şey Zot. Hemen geliyorum buraya npm install Zot. Tabi yükleme sırası diye bir şey yok. Normalde ilk başta dedim ama ona çok fazla aldırış etmeyin. Daha sonra tekrar geliyorum npm install React Hook Form diyorum ve bunu da aynı şekilde yüklüyorum. Bu da zaten Zot'un içinde olduğu için başka yüklemem gereken bir şey sanırım yok. Daha sonra tekrar npm run dev diyelim, projemizi çalıştıralım. Yukarıdan aşağı şöyle bakarak başlayalım. Şimdi şu şekilde bir form şemasıyla ne yapmak istiyorsak söyleyebiliyoruz.
Burada ilk başta diyeceğim ki benim e-mail alanım olacak ve mesajda da diyecek ki eğer ki minimum 2 karakter girilmediyse bana e-mail must be bu diyecek, işte e-mail 2 karakterden az olamaz diyecek. Bundan bir tane daha yine aynı şekilde kopyalıyorum ve buraya bu sefer de password diyorum. Tamam. Yine aynı şekilde burayı düzeltiyorum. Tabi buradaki diğer validation özelliklerine Reacook formuna ya da Zot'tan sitesinden bakabilirsiniz. Optional gibi çeşitli özellikler var. Bunları kendinize göre number olacak, e-mail olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Daha sonra tekrar şu şekilde baktığımız zaman bakın şurada şöyle bir şeyler var. Bize tam bu lazım. Bunu yine aynı şekilde geliyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bunlar bizim başlangıç değerlerimiz olacak. Ama bu başlangıç değerleriyle birlikte bir de use form'un şey olması gerekiyor. Şöyle bir bakayım nerede? Bakalım burada göremedim. Şurada bir yerde olacak. Bakıyorum. Form şema, use form. Evet nerede? Evet göremedim. Yani ben o yüzden dolayı bunu kendim yapacağım. Pardon, gerçi şurada use form diyor. Pardon, özür dilerim. Buradan tekrar geliyorum. Use formu zaten aynı şekilde yüklü. Tamam, biz oraya kopyala yapıştır yaptık ya, o yüzden dolayı. Ama bizim burada varsayılan değerlerimizi yine söylememiz gerekiyor. Ben sanırım burayı kopyalarken birazcık eksik kopyalamışım. Önce şurayı tekrar geleyim. Parantezlerle ilgili bir sıkıntı olmuş sanırım. Evet, şunu şöyle tekrar düzeltiyorum. Şimdi benim varsayılan değerlerim e-mail ve aynı zamanda password. Bunu da şöyle tekrar yazıyorum, kaydediyorum. Sonra tek tek şöyle yukarıdan aşağı bakalım. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken şeyler. Buraya ben e-mail dedim. Burada da muhakkak name bölümünü aynı yazmak zorundayım. Şimdi burada bir tane örnek form var. Ben bu formu yine aynı şekilde alacağım ve bunu kendime göre düzelteceğim. Şu formun aynısını şöyle gelip kopyalayalım ve buradaki tasarım bölümüne yapıştıralım. Tasarım bölümüne yapıştırdıktan sonra şöyle bir bakalım. On submit'inde handle submit ve on submit diyor. Şimdi ben buradaki bu on submit yazmazsam yine bana hata olacak. O yüzden daha sonra şurada kullanmak için bir tane on submit tanımlayalım. Daha sonra bunun içini duruma göre doldururuz zaten. Bunu bu şekilde yazıyorum. Sonra yukarıdan aşağı bakıyorum. Name değil, benim buradaki alanım ne olacak? E-mail olacak. Bunu şu şekilde düzeltiyorum. Bunun tekstini de şöyle e-mail şeklinde düzeltelim. Burada bir description alanı var. Ben bu description alanını istemiyorum. Mesaj alanı olsun ki benim validation'larımda hata olduğu zaman bana ne yapsın söylesin. Şimdi bu form field'dan yine aynı şekilde gelip bir tane daha kopyalayacağım ve burada da diğer alanımı yapacağım. Diğer alanım benim password ve burada yine password yazsın. Ve buradaki placeholder'ları bu arada hiçbirini düzeltmedik. Şöyle düzeltelim. Şuna da aynı şekilde geleyim. Email at, evet şöyle yapalım. gmail.com diyelim. Ben de işareti şu an çalışmadı, o yüzden şöyle yazdım. Problem değil. Bu şekilde gelip bunları yazıyorum. Burada da ek olarak tip özelliğine yine password diyoruz. Onun dışında şöyle tekrar bakalım başka neye ihtiyacımız var. Şu an için sanırım başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şöyle hemen sayfamı bir yeniliyorum. Bakalım bir hatamız var mı? Hatamız ve tasarımla ilgili bir sıkıntımız varsa bunları düzelteceğiz. Evet, bunların ben kütüphanelerini yüklemedim. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Şu yukarıdaki şu tüm arkadaşları yine aynı şekilde gelip alıp buraya yukarı yazıyorum. Tekrar gelip şöyle tekrar yeniden bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi geldi. Bunlar bendeki kayıtlı olan bilgiler, o yüzden dolayı gelmiştir. Şöyle bunları sildiğim zaman görmüş olduğumuz gibi yine şeyleri yazıyor. Tamam. Şimdi ben bunun birazcık tasarımlarıyla tabii ki oynamak istiyorum. Hemen şuradaki Space Y8 diyor. Ben buraya V 4 bölü 5 diyeceğim. Sayfamın 4 bölü 5'ini kaplasın diyeceğim formu ve bu şekilde birazcık da alanımı genişletmiş oldum. Onun dışında ben buradaki renkleri vesaire de oynamak isteyebilirim. Mesela submit diyelim. Bakın şu an görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşlar çok da düzgün çalışmıyorlar. Yani çalışıyorlar da renkleri vesaire birazcık kötü.
Bunun için de yine global CSS dosyasında yazacağız. Neden global CSS dosyasında yazacağım? Çünkü benim burada important kullanmam gerekiyor. Burada important kullanamıyoruz. Hemen şuraya tekrar geliyorum, bir global CSS dosyasına. Şöyle daha önceden hazırladım ben. Şöyle tekrar gelip kopyalayacağım. Text my color dark'ta da bu, light'ta da bu olsun. Bunu buraya kaydedeceğim. Bunu buraya kaydettikten sonra benim buradaki bu formlarıma mesaj bölümüne, çünkü burası mesaj bölümü, buraya tekrar geleceğim. Global CSS'teki ismi neyse buraya aynı şekilde söyleyeceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi kırmızı oldu. Yine aynı şekilde bundan form mesajı da burayı da değiştireceğim. Evet, validation işlemlerimiz başarılı bir şekilde oldu. Şuradaki şu password'ları değiştirebilmek için de bunlarla ilgili birazcık oynama yapmak gerekiyor da açıkçası şöyle yapacağım ben. Onlarla fazla şey yapmayacağım. Yani değişmesine pek de gerek yok bence. O yüzden dolayı şunun yanına da aynı şekilde imported diyeceğim ve text1'ı tekrar geleyim. Burada class name text1 diyelim. Evet, bunlar değişmeyecek. Sadece aşağı bölümler değişecek. Bu şekilde kullanabileceğim. Evet, şöyle form label şunu alayım sadece. Evet, artık validation işlemlerinde sadece buralar ne olacak? Yanacak ve zaten bizim için yeterli. Orayı da tekrar kırmızı yapmamıza pek de bir gerek yok. Bunun aynısından bir de benim create user sayfası için yapmam gerekiyor. Bunun aynısını geleceğim. Buradaki sayfamın aynı şekilde gelip kopyalayalım. Şuradaki isimlerini değiştirelim. Yukarıdaki ve aşağıdaki isimler aynı olması gerekiyor sadece. Onun dışında buraya ne yazdığınızın pek bir önemi yok. Ama ben yanlarına page yazayım en iyisi. Belli olsun. En azından başka şeylerle karıştırmayayım. Sonra yukarı doğru geleceğim. Burada ekstradan bir de benim üçüncü bir alana ihtiyacım olacak sadece. Bu alanımda benim username olacak ve username must be bu şekilde yazsın. Bu arada bu sayfadan diğer sayfaya benim geçebilmem gerekiyor. Yani iki sayfa arasında birbirine geçiş yapabilmem gerekiyor. Bunları aslında ilk başta yapıp kopyalasam daha mantıklı olurdu ama yapacak bir şey yok, sorun değil. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalıyorum. Şuradan bir enter yapalım ve bunu da yapıştıralım. Buraya da username diyelim. Şimdi şurayı da düzelteyim. Aynı şekilde username ve buraya da username diyelim. Tamam. Şimdi normalde burada aynı şekilde create user dersem görmüş olduğumuz gibi sayfamız aynı şekilde açılıyor. Bunlar dediğim gibi ben de şu an kayıtlı olduğu için geliyor. Normalde bu şekilde gelecektir. Şimdi ben buradaki bu arkadaşların hepsiyle birazcık oynamak istiyorum. Öncelikle login sayfamda yapayım. Daha sonra aynı tasarımı diğer tarafa taşırız zaten. Problem değil. Şimdi ben öncelikle şu butonuma hemen variant değil de class name'ine ve full diyeyim. Burayı kaplasın ki güzel dursun. Evet, login'e geçeyim olmazsa. Şöyle tekrar bakalım. Evet, login. Şimdi bunun altına aynı şekilde bir tane div açacağım. Ve açmış olduğum bu divde de diğer sayfaya geçiş için bir şeyler yazalım. Diyelim ki margin top 8 olsun. Daha sonra burada renklerle vesaire uğraşmamak için label kullanacağım. Yani dark mode ve light mode için uğraşmamak için don't have an account diyeceğim. Ve şuraya tekrar gelelim. Class name flex call ve item center diyelim. Evet, buraya bu şekilde yazdım. Tekrar geleceğim. Buraya bir tane link oluşturacağım. Next link. Href'i de benim create user sayfasına gitmesi gerekiyor. Create user sayfasına gideceksin. Class name'inde senin text my color 3 diyeceğim. Bu hem iki tarafta da zaten gözükecektir. Problem olmaz. Font semibold diyelim ve margin top 5 diyelim. Buraya da tekrar gelip diyelim ki click her to create a new account diyelim. Margin top 5 pek bir şey ifade etmedi gibi. Şöyle bir bakalım. 9 diyelim. Evet, şöyle bir bakayım. Bir sıkıntı yok gibi. Aslında birazcık boşluk vermesi gerekiyordu.
Şöyle yapalım. Margin top 8. Şuraya bir space y ekseninde 4 diyelim. Evet. Neden boşluk alamadık biz burada? Şu şöyle yapalım. Bunların ikisi de label'ın içinde olsun. Şöyle. Evet, böyle daha mantıklı oldu. Şöyle yapacak olursam tamam. Ya stili bir şey yapmamak için direkt hepsini label'ın içine aldım. Bir sıkıntı yok sonuçta. Burası zaten metin alanı. Yine aynı şekilde kullanabiliyoruz. Buraya tıkladığım zaman Create User sayfasına geçebiliyorum. Yine bu arkadaştan aynı şekilde bir tane daha gelip kopyalayayım. Kopyalamış olduğum bu sayfayı yine gelip buraya yapıştıralım ve düzeltelim. Diyelim ki already account, bir hesabım var. Click here to login page diyelim. Ve burada da sayfamızın ismini login olarak değiştirelim. Label'ın kütüphanesini yüklememişiz. Yükleyelim. Link'i de yüklememişizdir. Büyük bir ihtimal bunu da yükleyelim. Evet, şöyle bakalım. Evet, şu sayfaya da aynı zamanda yine diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi class name ve full diyelim. Bu şekilde olsun. Evet, artık tıkladığımız zaman birbirleri arasında geçiş yapabiliyoruz. Evet, şimdi Strapi kurulumuyla devam edeceğim. Bilgisayarımın D'sinde yine aynı şekilde çalışacağım. Şu şekilde bir D klasörüne girdim. CD kitap diyeceğim ve CD shopping diye bir klasörüm var. Yani bunun olduğu dizin. Tabii bunun içine oluşturmayacağım ama hepsini aynı klasörde toplayacağım. O yüzden dolayı bunun içine aynı şekilde gelip girdim. Daha sonra şu şekilde proje ismimi değiştireceğim. Buradakilerin aynısını kopyaladığım zaman My Project şeklinde oluyor. Direkt bu şekilde kopyala diyerek buraya yapıştıracağım. Şimdi burada bana iki tane seçenek çıkıyor. Birinde recommended diye bir seçenek, birinde quick start diye bir seçenek. Yani tavsiye edilen ve aynı zamanda custom olan bir şey. Quick start'ı kullandığımız zaman bize bir tane MySQL mi kullanıyordu? Sanırım bir tane kendince bir SQL oluşturuyor ve direkt bunun içinde çalışabiliyoruz. Custom seçeneğini seçersek de veri tabanı bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Ben varsayılan olarak direkt bunu kullanacağım ve tavsiye edilen zaten bu. Direkt bunu kullanarak devam edeceğim. Bana hem bir veri tabanı oluşturacak hem oluşturmuş olduğu veri tabanı ile birlikte bana ayarlarımı hızlı bir şekilde yapıp başlatacak. Bunu bu şekilde bekliyorum. Birkaç dakika alacak ve direkt bana zaten bir admin paneli açarak da başlayacak. Tekrar ilerledikçe videoyu yeniden başlatacağım zaten. Evet, kurulum bitmek üzere. Neredeyse görmüş olduğumuz gibi karşımıza bir iki tane bir şey çıktı. npm run develop'la ilk başta bir admin paneli oluşturacağız kendimize. Zaten hiçbir şey yapmamıza gerek yok aslında. Eğer olur da yanlışlıkla kapatırsanız npm run develop diyerek bir admin paneli oluşturabilirsiniz. İlk başta karşımıza bir web sitesi çıkacak. Yani bir sekme açacak daha doğrusu. Daha sonra npm run start'ta da artık projemizi sürekli takip edebileceğiz. Daha sonra build etmek istediğimiz zaman da aynı şekilde gelip bunu kullanabileceğimizi söylüyor. Şimdi birazcık bekliyorum. Bana bakın creating admin diyor. Loading Strapi diyor. Strapi'yi şu an yeniden başlatıyor. Build diyor. 1-2 saniye içinde bana bir sayfa açması gerekiyor. Bir JVT secret oluşturduğunu söylüyor. Giriş işlemleri için. Bunları aynı şekilde bekliyorum. Şimdi aynı zamanda ben projemi buraya ekleyeceğim ama şunun öncelikle bir bitmesini bekliyorum. Bittikten sonra ikisini zaten yan yana açarak kullanmaya devam edeceğim. Şöyle bitsin ve değişen dosyalarımız da aynı şekilde, yani gelen dosyalarımızı da size aynı şekilde göstereceğim. Evet, bitmek üzere. Evet, görmüş olduğumuz gibi bize bir web sitesi açtı. Açmış olduğu web sitesinde localhost 13.037'de çalışacağını söylüyor, bir istek attı ve bu şekilde söyledi ayarlarımızı teker teker. Loading Strapi Generating diyerek bu şekilde oluşturdu. Şimdi ben buraya kendime öncelikle bir Strapi panelim için ki bir parola ve şifre oluşturacağım. Şöyle bakayım neymiş benim şifrem. Her zaman standart, zaten bunu kullanıyorum ben genellikle. Deneme 12 diyeceğim. Tamam. First name'imize şöyle girelim. Daha sonra evet kabul ediyorum diyeceğim ve let's start diyeceğim. Daha sonra bunu ne için kullanıyorsun vesaire bir şey diyor. Full stack developer diyelim. Ve panelimiz görmüş olduğumuz gibi karşımızda.
Content Manager'a geldiğimizde user bölümümüze baktığımızda herhangi bir user'ımızın olmadığını görüyoruz. Şimdi şöyle kısaca bahsetmem gerekirse Content Type Builder'da kendi modellerimizi oluşturacağız. Bize varsayılan olarak bir tane user modeli vermiş. Görmüş olduğumuz gibi burada blocked, confirmed gibi boolean yapılar var açıp kapatmamız için. Daha sonra tokenlarımız var, password'ümüz var, provider'ımız, e-mail'imiz, username'imiz var ve rollerle ilgili bir ilişkimizin olduğunu görüyoruz. Zaten biz kendimize yeni bir collection oluşturduğumuz zaman buradaki yapılarda kullanarak aynı şekilde biz de e, collection'larımız yani modellerimizi oluşturmuş olacağız. Oluşturmuş olduğumuz modellere veri girmek istediğimiz zaman da buradan aynı şekilde gelerek bir hesap oluşturabileceğiz ya da aynı şekilde bir kullanıcı oluşturabileceğiz ya da işte kategori bölümü ekledik verilerimizi girebileceğiz gibi çeşitli alanlarımız var. Media Library bölümümüzde ise sayfamızda yüklü olan resimleri, dosyaları görebilmek için burada yine aynı zamanda faydalanacağız. Hatta bazı resimleri zaten buraya yükleyeceğiz. Yüklemiş olduğumuz resimleri de modelle birlikte ne yapacağız? Basit bir şekilde kullanabileceğiz. Diğer özellikleri açıkçası çok fazla kullanmadım ama en önemli şeylerden bir tanesi buradaki settings bölümü. Settings bölümünde rol bölümü var. Şimdi burada public ve authentication bölümü var. Görmüş olduğumuz gibi burada bizim zaman zaman bazı şeylere izin vermemiz gerekiyor. Mesela kategori bölümü için örnek olarak söylemem gerekirse kategori bölümünü tüm herkesin görebilmesi gerekiyor ama kimsenin güncellememesi ya da silmemesi gerekiyor. O yüzden dolayı bir model eklediğimiz zaman burada public seçeneğine gelip burada modelimizin collection'ımızı seçip burada çeşitli ayarlarını, izinlerini vermemiz gerekiyor. Bunu başlangıçta söyleyeyim. Mesela user permissions'la ilgili şu şekilde görmüş olduğumuz gibi bir izin var. Diyor ki change password'a izin vermemiş. Mesela connect'e izin vermiş. Forget password'a izin vermiş. Register'a izin vermiş. Reset password'a izin vermiş. Sorgulamaya bakın izin vermemiş. Tekli sorgulamaya izin vermemiş. Bunun gibi çeşitli özellikler olduğunu görüyoruz. Yani yapmamız gereken şey burada aynı şekilde gelip bunları kullanarak bir şey oluşturmak. Şimdi zaten bunları teker teker oluşturacağız. Öncelikle projemizin bir yapısını rahat bir şekilde kullanımını açalım. Şimdi normalde şuradaki şu ekranı ben kapatacağım. Sürekli zaten kapatırım. Bunu kapattığım zaman otomatik olarak zaten burası çalışmayacak. Tekrar buraya geleceğim. Bir tane workspace diyeceğim ve şu workspace'imi buraya seçeceğim ve artık dosyam burada. Dosyamın içine baktığımızda environment dosyasının olduğunu görüyoruz ve bir SQLite kullandığını söylüyor. Ve bana SQLite'ımın şurada olduğunu söylüyor. Şimdi eğer ki benim bir tane daha projem vardı online grocery diye yine Strapi kullanmıştım. Orada da manuel bir şekilde render.com'dan faydalanarak başka bir veri tabanı kullanmıştık. PostgreSQL kullanmıştık. İsterseniz ayarlarınızı ona göre de yapabilirsiniz. Değişen herhangi bir şey olmayacak. Bu daha basit olduğu için uğraşmamak için direkt bunu bu şekilde ne yaptık? Oluşturduk. Onun dışında bize diyor ki TMP'nin içinde data.db diye bir dosya var. Bizim veri tabanımız tam olarak burada saklanıyor zaten. Güzel. Başka herhangi bir şu an için bir ayar yapmamız gerekiyor mu? Şu an için gerekmiyor gibi. Eğer ki dediğim gibi veri tabanı ayarını değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey burası. Bizim için buraya bir de JWT secret oluşturmuş. Bu JWT secret'ı kimseyle paylaşmanızı önermiyorum. Şu an ben video çektiğim için bunu zaten yayınlamayacağım için bir önemi yok. Ama bu JWT secret'lar önemli bir veri. Bu veriler eğer ki saldırgan tarafa geçerse siz kullanıcılarınızı manipüle edebilirler. Bu JWT secret'lar yani secret key'ler oldukça önemli. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında app key ile ilgili bilgiler var. Bu bilgileri de kesinlikle kimseyle paylaşmamanızı öneririm. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim bu projeleri nasıl çalıştıracağız. NPM terminal, new terminal diyorum. Bakın iki tane seçenek çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi Next.js Shopping'i seçeyim. Terminal, new terminal diyorum. CMS'yi aynı şekilde seçiyorum. Ama bunların ikisini yan yana eklemek istiyorum. Şöyle yaparsam nasıl oluyor bir bakalım. Olmadı galiba. Şöyle tekrar bir bakalım. Şu an hangisi var burada ben de emin değilim. Tekrar terminal, new terminal diyelim. Next'i seçelim. Burada artı seçeneği var sanırım. Split terminal. Ee, buradan burada PowerShell kullanılmış. Yine PowerShell seçelim. Evet, yani yukarıdan ikisini de ben ikisini de yan yana açmak istediğim için şu şekilde kullanacağım. Tekrar split terminal PowerShell diyeceğim. Birisinde Next.js config diyor. CD diyeceğim zaten aynı dizinde. Daha sonra CD cms diyerek diğer dizinime gireceğim. Buna npm run start diyeceğim. Buna da
npm run dev diyeceğim ve bu şekilde başlatacağım. Strap'im görmüş olduğunuz gibi bu tarafta zaten başlıyor. Zaten daha önceden açıktı. Sayfamı şöyle bir yenileyim. Herhangi bir sorun yok. Localhost 3000'de sayfamı kapatmıştım. Ben bilgisayarı reset atmıştım. Şöyle tekrar yeniden gelip başlatacak olursak bu da burada hazır bir şekilde geliyor. Ben işlemlerimi yaparken bunun ikisinin de muhakkak açık olması gerekiyor. Yani projemin başlamış olması gerekiyor. O yüzden dolayı bunlara ne yapacağız? Dikkat ederek bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş diğer ayarlarımızı yaparak devam edelim. Evet, şimdi login ve register sayfalarımızı yaparak başlayalım. Zoostand kullanacağım. Login ve register'da her tarafta Zoostand kullanmayacağım. Neden kullanmayacağım? Genellikle verileri çekerken Zoostand'da ufak tefek sorunlar oluyor. O yüzden dolayı ben fazla tavsiye etmiyorum. İlla bir tane bir şey kullanacaksam Redux kullanmayı tercih ediyorum. Redux'la ilgili bir proje istiyorsanız aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ben kısmen Zoostand ve UState kullanarak projeleri geliştirmeyi daha çok seviyorum. Redux ya da büyük projelerde Redux kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü Zoostand'da mesela ürünleri çekerken zaman zaman sıkıntı oluyor. İçine bir Fetch'le API ile bir veri çektiğimiz zaman loading geliyor. Daha sonra eski ürünler geliyor. Sonra yeni ürünler geliyor. Pek hoş olmuyor. O yüzden dolayı onunla ilgili tekrar ekstra bir şeyler yazmak gerekiyor. Uğraşmamak için o yüzden dolayı Zoostand'ı sadece server side yani pardon silent site yani server'a istek atmadığım yerlerde kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden dolayı şimdi Zoostand'ı aynı şekilde yükleyip action'larımızı yükleyerek devam edeceğiz. Hemen şu şekilde tekrar geleceğim. Bir tane klasör oluşturacağım ve actions diyeceğim. Actions'ın içine tekrar gelelim. Login.ts ve register.ts diyerek iki tane dosya yazacağım. Şimdi birazdan tabi işlerini oluşturacağız ama öncesinde bana bir tane environment dosyası lazım. Ben burada sürekli istek atacağım yerlerin yollarını burada söyleyeceğim. Onun dışında lib klasörüne tekrar geleyim. Bir tane session diye bir dosya oluşturacağım. Session ts dosyasında da kullanıcının verilerini session'a kaydedeceğim. Bu yüzden dolayı aynı şekilde bunu oluşturarak devam edeceğim. Şimdi ilk başta session dosyamızı yazarak başlayabiliriz. Session dosyamızda şöyle hemen geliyorum. Export start session diyelim ve daha sonra bir user ve jvt göndereceğim sana. Sen bunları yakalayacaksın. Yakaladıktan sonra local storage set item user ismiyle tutacaksın. Bu JSON formatında olacak. O yüzden dolayı şöyle yapalım. JSON nokta string fly parantez user şeklinde söyleyeceğim. Daha sonra tekrar gelelim. Local storage set item ve yine dediğim gibi bir jvt tutacağız burada. Virgül jvt diyerek bunu da buraya yazacağım. Daha sonra tekrar gelelim environment dosyamıza. Şimdi bizim Strap'te URL'imiz şu an şu şekilde. Hemen bununla ilgili bir tanımlama yaparak başlayacağım. Şöyle diyeyim, ben bu dosya şeyin ismini Next Public Backend API URL şeklinde tanımlayayım. Ve buraya tam olarak yolumun ne olacak? Şöyle birlikte bakalım öncesinde. Strapi dokümantasyonuna şöyle bakmak istiyorum. Dokümantasyona baktığımızda buraya login diyelim mesela. Şöyle bir bakalım ne çıkacak. Burada bir yerde olması lazım. REST API şuraya tıklayayım bakalım. Buralarda diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Evet, şöyle bakacak olursak bakın. Genellikle localhost 13.037 tabi burası sunucu adresi. Daha sonra API restoran şeklinde olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde hep yani genellikle bu şekilde olduğunu zaten görüyoruz. Biz de zaten şu an 13.37'de çalışıyoruz zaten localhost'ta. O yüzden dolayı şunun aynısını gelip buraya yazabilirim. Onun dışında tekrar geliyorum. Bundan bir tane daha kopyalayacağım. Bu sefer backend API URL değil, sadece URL şeklinde geleceğim. Ve buraya da şundan bir tane daha kopyalayayım. Buna da sadece bu şekilde söyleyeceğim. Bunun için kullanacağız. Şu an projemizde resimlerimiz yok. Ama resimler eklediğimizde resimlerimizin URL'inde yine tam olarak buradaki bunu kullanarak ve daha sonra da resmin yolunu söyleyerek devam etmemiz gerekiyor. O yüzden dolayı şimdiden bunu da ayarını başta yapmış olalım.
Onun dışında şöyle tekrar bakayım. Register var. Şurası sanırım, bir tıklayayım. Örnek olarak bakacak olursak benim atacağım istek tam olarak bu olduğunu söylüyor. Diyor ki username kısmına bunu yazacaksın. Password kısmına bunu yazacaksın. Login işlemini gerçekleştirirken bunu yapacaksın. Ve bize bir Axios'la örnek vermiş. Hemen şöyle npm install Axios diyelim. Daha sonra dediğim gibi Zulstant'ı kullanacağım giriş işlemleri için, yani verilerin tutması vesaire kolay olacaktır. Sepet işlemlerinde de belki Zulstant kullanabilirim ama geriye kalan bölümlerde genellikle useState kullanarak devam edeceğim. E, Şöyle tekrar gelelim bakalım. npm install Zulstant diyelim. Şunu da aynı şekilde gelip yazalım. Evet, kurulumlarımız tamamlandı. Tekrar npm run dev diyelim. Projemiz bir yandan ayağa kalksın. Biz de diğer işlemlerimizi yapalım. Şimdi hemen şöyle geliyorum. Burada şöyle bir tane klasör oluşturalım yeniden. Klasörümün ismi hooks olsun. Ve bunun içine use out .ts diyeceğiz. Şimdi ben burada normalde yapacağım işlemleri teker teker tanımlayacağım. Neler olacaksa bunları teker teker söyleyeceğim. Bu işlemlerin benim işte e-mail, username, password, bunun gibi birkaç tane bir şeye ihtiyacım var. Öncelikle Zulstant'ın şu şekilde kütüphanesine ekleyip ve ben daha önce hazırladım. Şunu direkt buraya yapıştıracağım. Author create set diyeceğim ve diyeceğim ki e-mail başlangıçta boş. Username başlangıçta boş. Password başlangıçta boş. JVT başlangıçta boş. Loader başlangıçta boş şeklinde söyleyeceğim. Ve daha sonra set e-mail'i kullandığım zaman e-mail'i buraya set edeceğim. Username'i buraya set edeceğim. JVT'yi buraya set edeceğim ve bu şekilde tanımlamalarımı yapacağım. Ee, Bunu bile export ettik ki istediğimiz yerde rahat bir şekilde kullanalım. Şimdi gelelim login ve register kısmımıza. Login için zaten bir tane örnek görmüştük. Burada şöyle bakacak olursak burada atacağımız istek tam olarak bu. Yine aynı şekilde isteğimizi atacağız. Hemen şöyle Axios'un öncelikle kütüphanesine ekleyeyim ve buraya tekrar gelelim. Diyelim ki const urls diyelim. Eşittir. Daha sonra şu şekilde yapacağım. Bir tane dolar işareti. Process nokta environment'ın içindeki environment dosyasının içine ne yazdıysam o. Bunu yazmışım. Buraya tekrar geliyorum ve slash, burada tam olarak yolumuz neymiş? Biz API'ye kadar aldık. Out local. Bunu aynı şekilde geliyorum alıyorum. Bu benim login için kullanacağım URL. Sonra tekrar buraya geliyorum. Const login user eşittir async e-mail ve password göndereceğim sana. Sen bunları yakalayacaksın. Yakaladıktan sonra şöyle try catch vardı diye hatırlıyorum. Evet, şöyle yazalım. Yakaladıktan sonra sen bunları response diye bir şey olacak. Await, yani bir değişken olacak. Axios postla birlikte sana göndermiş olduğum URL'si bir istek atacaksın. İstek atarken de burada yazmış olduğu gibi bu ve daha sonra benim sana vermiş olduğum e-maili kullanacaksın. Yine aynı şekilde password için sana vermiş olduğum password'ü kullanacaksın. Bu şekilde tanımlamamızı yapacağız. En sonunda da return response diyerek gelen cevabı yakalayacağız. Bir hata olması durumunda console.log ve burada da error ve error diyerek mesajımızı aynı şekilde yazdıralım ve throw error'la da yine aynı şekilde söyleyelim ve bu şekilde bu işlemimiz tamamlanmış olsun. Login'in aynısını gelip kopyalıyorum register olarak. Şimdi register'da da bir iki tane ufak tefek değişiklik yapacağız. O yüzden dolayı direkt kopyaladım. Öncelikle şunun ismini register user olarak değiştirelim. Bunları bu arada ikisini de şey etmedik, dışarı aktarmadık. Hemen şöyle register user diyelim. Login içinde yine aynı şekilde. Hop, evet, gelirse default login user diyelim. Tamam. Şimdi gelelim register işlemlerimizi yapmaya. Register ile ilgili de ben daha önceden hatırlıyorum. Yine aynı şekilde dokümantasyona bakabiliriz. Lokalden sonra slash diyeceğiz ve register diyeceğiz sadece. Bu şekilde olacak. Ve response'e username şöyle yapacağım. Burada benim göndereceğim değerler yani 3 tane olacak. Bunlar username, e-mail ve password, yani kayıt işlemi için zaten bunları aynı şekilde kullanacağım. Göndereceğim değerleri teker teker yazalım.
Burada artık hatta şöyle gelip bulmaya çalışayım. Register function. Şöyle tekrar yukarı bir register yazalım bakalım görebileceğim mi? Custom field. Şunu bir deneyelim bakalım ne çıkacak merak ettim. Bir şey çıkmadı. Tekrar bir daha bir register yazalım. User diyelim. Bakalım. Şöyle bir şeyler çıktı. Bakalım out local. Şöyle şurada bir register diye arayalım bakalım. Burada örnek vermiş mi? Bakın username, email, password. Buradaki isimler aynı şekilde. Yani değişen bir şey yok. Ve URL'imiz de bu şekilde. Tekrar gelelim buraya. O yüzden register'ımıza username ve sana vermiş olduğum username, email, sana vermiş olduğum email, password, sana vermiş olduğum password şeklinde tanımlamamızı yapalım. Şu ana kadar hemen hemen her şeyimiz tamam gibi. Öncelikle şu environment dosyamı ben GitHub'a yüklemek istemiyorum. Zaten yüklenmesini önermiyorum. Bunu öncelikle şuradan bir kaldıralım. Bunu da hallettik. Şimdi artık giriş işlemlerimizi ve kayıt işlemlerimizi yapacağız. Hemen şöyle yazmış olduğumuz, daha önce oluşturmuş olduğumuz neresi orası? Out klasörü, Create User, Page sayfasına gelelim. Bu Page sayfasına bir on submit yazmıştık. Bu on submit'i öncelikle bunun içindeki değerleri almasını gerektiğini söyleyeceğiz. Tekrar buraya geliyorum. Data z nokta infer ve type of diyeceğim. Aslına bakarsanız şundan da bahsedeyim öncesinde form şema şunu şöyle yapayım. Evet. Aslına bakarsanız benim şu use state'te yazmış olduğum hooks'ta şu e-mail, username, password bunlar aslında pek bir gerek yok. Çünkü biz set e-mail vesaire kullanmayacağız. Aslına bakarsanız biz sadece loader ve şeyleri kullanacağız. Ben bunu diğer projemden kopyaladığım için direkt bu şekilde yazdım. Ama aslında benim şu üçüne ve aynı zamanda şu üçüne pek bir ihtiyacım yok gibi gözüküyor. Yani JVT'ye ihtiyacım var, Loader'a ihtiyacım var. Bunları kullanacağım ama diğer arkadaşlara pek bir ihtiyacım yok. Set etmem gereken bir durum yok. Çünkü ben zaten burada Z-infer yani React Hook Form kullanıyorum ve burada datayla zaten tüm değerleri alabiliyorum. O yüzden diğerlerini gelip de yazmama gerek yok. Dediğim gibi ben diğer projeden kopyalamıştım. O yüzden bunu aslında bu şekilde sadeleştirmemiz yeterli. Bunları da normalde use state'de vesaire yapabiliriz aslında. Ama JVT'yi vesaire kontrol etmem kolay olsun diye o yüzden dolayı ben şu an bunu bu şekilde yazacağım. Onun dışında tekrar page sayfamıza gelelim. Bu page sayfasında nelere ihtiyacımız var? Şöyle bir bakalım. Şurada bir formumuz var. Normalde öncelikle tekrar şuraya bir cont diyelim ve şöyle süslü parantez açalım ve eşittir diyelim use out store olması lazım. Ve bunun içindeki erişmem gereken şeyleri burada kullanalım. Onun içindekiler de bunlar zaten ben burada aslına bakarsanız sadece loader ve set loader'a ihtiyacım olacak. Bazen gelmiyor bu arkadaş o yüzden içinden şöyle gelip kopyalayayım. Set loader diyelim. Bunun ikisini kullanacağız biz. Şimdi hemen şurada gelelim. Başlangıçta arkadaşım sen set loader'ı true yap. Daha sonra yazmış olduğum register user'ın action'ını çalıştıracağız ve datadan gelen username'i, datadan gelen e-mail'i, datadan gelen password'u yakala. Yakaladın mı? O zaman then yani yapacağın şey bir resp diyeceğim. İsmine yani response'nin ismi resp olacak ismi. Diyeceğiz ki yakaladın madem start session diyerek bunu response eden gelen user virgül response eden gelen JVT şeklinde göndereceğiz. Ve işlemin başarılıysa daha önceden kullanmış olduğumuz yani yazmış olduğumuz buradaki tostu kullanacağız. Bunun için tekrar gelip burada Shotgun sitesine gelip bir örnek alabilirim. Hemen şöyle gelelim. Daha önce tostu kurmuştuk zaten ayarlarını yapmıştık. Şöyle gelelim bakalım. Şimdi burada tostu kullanırken şu şekilde kullanabileceğimizi söylüyor ve diyor ki şunu öncelikle eklemen gerekiyor diyor. Hemen şöyle yukarı gelelim. Bunu ekleyelim ve 100 tostu buraya yazalım. Bunu yazdıktan sonra şunu aynı şekilde gelip alıyorum ve buraya yazıyorum. Title bölümünde sadece title yazması yeterli. Bence diğerine hiç gerek yok. Burada diyelim ki account created. Buraya kadar tamam. Şimdi bunun dışında ben buna bir de variant eklemek istiyorum.
Varyantın ismi de success olsun. Tabi biz bu varyantı gelip aynı şekilde burada tanımlamamız gerekiyor. Yani ben bu stili sürekli kullanacağım için buradaki şu komponent dosyasına gelip bunun içinden toast'u bulup varyantını bulup kendime göre bir stil tanımlamak istiyorum. Bakın şurada normalde bakalım neresi? İki tane varyant olduğunu görüyoruz. Görmüş olduğumuz gibi bir tane default, bir tane şey. Benim Success'imde e, yeşil olsun. Bu kırmızı zaten. Ben de bunun aynısından şöyle bir tane gelip kopyalayayım. Diyelim ki success ve evet şöyle, tamam. Buradaki redleri green yaparak devam edeceğim. Şuna ihtiyacım yok. Group border vesaire diyor. Sadece bunları green diyeceğim. Başka bir oynama yapmayacağım. Tek slate okunur büyük bir ihtimal. Problem olmaz diye düşünüyorum. Bunu da green yapacağım. Bunu da green yapacağım. Bu şekilde bir tanımlama yapacağım. Daha sonra tekrar buraya gelelim. Var mı bir sıkıntı? Şöyle bir bakalım. Ctrl Space, görmüş olduğumuz gibi success geldi. İşlemlerim başarılıysa bana bu şekilde söylesin. Daha sonra benim burada loader'ımı bir durdurmam lazım. Tabi loader'la ilgili şu an için aşağı tarafa bir şey eklemedik. Bunu da ekleyeceğiz daha sonra. Hemen şöyle diyeceğim ki madem işim bitti. Router yazmamış mıyız? Yukarı yazmamışız. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Conf router eşittir use router diyelim. Next Navigation kütüphanesiyle birlikte kişiyi ana sayfaya yönlendirelim. Ve router nokta push ana sayfa. Bu şekilde tanımlıyorum. Eğer ki durum burada response için yazdık. Buradan bir virgül atıyorum. Ve tekrar parantez açıyorum. Eğer ki durum error'sa arkadaşım, o zaman yine set loader false geleceksin. Bunu false yapacaksın. Ve bana bir mesaj yazacaksın. Mesajda şu şekilde olsun. Desin ki burada kırmızı olan şu arkadaş account e, ya da hiç öyle bir şey yazmasın. Something went wrong desin. Bir şeyler ters gitti şeklinde yazsın. Şimdi durum ne olursa olsun şurada denin bittiği yerde yazmamız gerekiyor. Burada den yazdık ya, bunun bittiği yerde final'ı diyorum ve bittiği yerde durum her ne olursa olsun arkadaşım sen set loader'ımı durdur ki bu devam etmesin. Bu şekilde gelip yazıyorum. Şimdi set loader'ı nerede kullanacağız? Şöyle aşağı doğru iniyorum. Benim bu aşağıda bir tane butonum var ve bu butonun içinde submit yazıyor. Zaten submit yazması da submit yazmasın. Yani şöyle tekrar gelelim. Loader diyelim ve buraya loader iki ikon kullanacağım ben ve şu şekilde geleceğim ve buna class name'ine animate spin yani dönme hareketi vereceğim. Eğer ki durum loader'daysa bana bunu verecek. Ama değilse de burada create account yazsın. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Hemen gelelim bir bakalım var mı bir sıkıntımız, bir şöyle bir bakalım. Hiçbir kullanıcımız yok. Görmüş olduğumuz gibi burada register sayfamıza geliyoruz. Bir hatamız var mı? Title'ın burada hata yapmışsın diyor şeyde Toast'ta. Şuraya virgül bakalım neresi burası? Toast. Evet, burada bir yerde virgül eklemediğimi söylüyor bana. Şunlara hiç virgül eklememişim. Şunlara bir virgül ekleyeyim. Tekrar bakalım. Evet. Şimdi deneme şöyle yapalım. Kullanıcı adım deneme olsun. E-mail adresim deneme 12. Şifrem de deneme 12 diyeceğim ve create account diyeceğim. Bakın loading işlemim başarılı ve account created dedi ve beni ana sayfaya yönlendirdi. Güzel. Şimdi sağ tıklayacağım, incele diyeceğim ve konsol ekranıma bakacağım. Şimdi konsol ekranıma bakacak olursak şöyle, uygulamaydı sanırım. Bakın burada görmüş olduğumuz gibi bizim verilerimiz artık burada kayıtlı. JVT'miz user'ımız burada kayıtlı. Şimdi ben işlemlerimi yaparken login işlemimi yapabilmem için buradaki tüm çerezleri sileceğim ki login'in çalışıp çalışmadığını anlayabileyim. Yeniden yükle dedim ve şu an için hiçbir şeyim yok. Tekrar geliyorum login sayfama ve burada bunu deneyeceğiz şimdi. Şimdi hemen bakalım şöyle bir login sayfamıza. Şimdi normalde yapmış olduğumuz register işlemlerinin aslında birebir aynısı. Sadece bir iki küçük dokunuş yapmamız gerekecek. Şöyle gelelim. Page. Bu page sayfası. Bunun içindeki page sayfasını da açalım. Ve şuradaki ilk başta şu unutmadan şu butonu kopyalayarak başlayacağım. Hemen şöyle aşağı doğru geliyorum. Şuradaki şu butonu değiştirelim. Evet, butonun içini değiştirmem gerekiyor. Şöyle yapacağım. Evet, ne oldu? Heh. Tamam. Enter.
Ve burada da create account değil login desin bize bu durumlarda. Daha sonra loader'ı vesaire tanımadığını söylüyor. Doğal, tanımadı. Hemen şöyle yukarı doğru tekrar çıkıyorum ve yukarıdan aşağı tekrar başlıyorum. Şimdi bana mantıken şuradaki şu 3 arkadaş lazım. Bu 3 arkadaşı hemen yine şöyle tekrar geliyorum. Bunun kütüphanesini yüklüyorum. Bunun kütüphanesini yüklüyorum. Bunun kütüphanesini yüklüyorum. Sonra 10 submit bölümümüz var. 10 submit bölümünü de yine aynı şekilde alalım ve kendimize göre burada değiştirelim. Evet, yine aynı şekilde datalarımıza, matalarımıza erişeceğiz ve düzelteceğiz. Şimdi bizim burada mantıken iki tane zaten verimiz var. Burada register user değil, bizim artık login user'ı kullanmamız gerekiyor. Daha sonra data username diyor. Bizim data username ile bir işimiz yok. Data email ve data password bizim işimize yarayacak. Yine start session'ın kütüphanesini yüklüyorum ve bu şekilde işlemlerimi başlatıyorum. Onun dışında burada başka yapmam gereken bir şey yok gibi. Geriye kalan işlemlerim aynı. Şimdi bunu kaydedelim ve tekrar gelip burada deneyelim. Şöyle sağ tıklıyorum, incele diyeceğim. Konsol değil pardon, uygulama diyeceğim ve login diyeceğim. Bakalım. Diyor ki arkadaşım diyor şunun ikonu düzgün yüklememişsin diyor. O yüzden dolayı sıkıntı var diyor. Hemen şu arkadaşla gelip yükleyelim. Tekrar yeniden bakalım. Login diyorum. Evet, deneme 12. Something went wrong diyor. Büyük bir ihtimal şifremi yanlış girdim. Şöyle tekrar geleceğim. Deneme 12. Şifremi bu sefer doğru giriyorum. Herhalde kayıtlı olan değildi. Login diyeceğim. Tekrar bakın. Loading dedim ve işlemi başarılı bir şekilde yaptı. Ben daha sonra zorlanmamak için şu arkadaşı şöyle kaydedeyim. Küçük harfle yazmışım. Tamam, problem değil. Bu şekilde ne yaptık? Ayarlamış olduk. İşlemlerimiz başarılı. Artık çerezlerimizle birlikte burada giriş işlemlerimizi giriş yapan kişiyi vesaire görebiliyoruz. Bunun için başka alternatif yöntemler kullanılabilir. Strapi'nin kendi sitesine girdiğimizde baktığımızda genelde o Strapi'nin kendi dokümantasyonunda da JVT kaydedildiği gözüküyor. Onun dışında ben şunları birazcık araştırdım. Düzgün bir sonuç bulamadım. Daha sonra tekrar yeniden araştıracağım. Düzgün bir sonuç bulursam zaten bununla ilgili kısa videolar çekebilirim. Out 0 var. Ya da diğer alanlarla girişler var. Bunlarla diğer alanlarla ilgili girişler var ama ben Out 0 istedim. Yani şunlardan biri aslında bir giriş yapabilirdim. Bunları da kullanabilirdim aslında. Out 0'da özellikle denemek istedim. Bu buradaki Next Out'la birlikte kullanmak istedim. Tam olarak istediğim gibi olmadı. Birazcık denedim. Daha sonra bununla ilgili bir kısa videoda aynı şekilde çekmeyi zaten düşünüyorum. Belki siz bunu izlerken çekmiş bile olabilirim yani. Bu şekilde işlemimizi ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Şimdi artık login ve register işlemlerimiz tamam. Artık ana sayfamızda, dashboard'umuzda burada devam ederek diğer sayfalarımızı oluşturarak devam edeceğiz. Evet, register'ımızı yaptık ve login'imizi yaptık. Artık bu sayfalara devam edebiliriz. Şimdi rotalarıma şu şekilde tekrar geliyorum. Benim burada öncelikle tüm sayfaları etkileyen bir tane layout yapımının olmasını istiyorum. Çünkü ben bu sayfalarda en üstte bir header ve en altta bir footer olmasını istiyorum. Hemen buraya tekrar geliyorum. Yeni bir dosya oluşturacağım. Dosyamın ismi layout.tsx rafçı diyeceğim ve bunu yazmaya başlayacağım. Hemen şu şekilde Rutus layout diyelim ve yukarı tekrar gelelim, bir tane interface ekleyerek Rutus layout prop diyelim. Yanlış yazmışım ismini ama sorun değil. Şöyle Children React Node diyelim. Daha sonra tekrar gelelim, burada şu arkadaşı hatta düzeltelim olmazsa Rutus şöyle değiştirmesek de bir şey olmaz da biz yine de düzgün bir şekilde yazalım. Tekrar gelelim buraya. Şurada Children'ı çağıralım bu arada. Şimdi ben burada birden fazla şey çağıracağım. O yüzden dolayı şu şekilde yazabilirim. Ben burada öncelikle bir tane navbar yazacağım. Daha sonra navbarım dışında burada bir tane div ekleyeceğim. Ve bunun içinde Children'ım olacak. Ve onun dışında burada bir de footer alanım olacak. Bu arkadaş class name minimum h screen şeklinde olsun ki footer her zaman en aşağıda olsun. Bu şekilde tanımlamamızı yapalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi footer burada, navbar burada, ana sayfamız burada. Şimdi hemen şöyle yavaştan bunları teker teker oluşturmaya başlayalım. Şimdi footer alanımız oldukça kolay olacağı için hemen şöyle component klasörüme tekrar geleyim. Bunun içine yeni bir file diyelim ve footer .tsx diyelim. Rafc diyelim.
Footer'ımız için de şöyle sadece div, hatta div değil, buna footer diyelim. Bir class name diyelim. Text center. Bir tane border eklemek istiyorum. Border T ve P'ye 4 diyeceğim. Daha sonra tekrar gelelim. Buraya bir label ekleyelim. Label. Tamam. Ve bunun içine de, hatta ben direkt bunu kopyalayacağım. Şöyle yapalım. Label copyright Efe Görkem'imiz Cerçurt bir şeyler yazsın. Daha sonra tekrar geleyim. Buraya footer'ımı aynı şekilde ekleyeyim. Evet, footer'ımız tamam. Şimdi footer'ımız dışında aslına bakarsanız bu footer'a bir de renk verelim. Daha doğrusu bir renk tanımlaması yapalım. Borderlarımız için, çünkü borderlarımızda bir standart bir renk kullanalım yani. Bunun için tekrar şöyle geleyim. Global CSS dosyamı açayım. Bunun için şöyle border one diye bir seçenekte bulunacağım ve diyeceğim ki border slate 300 ve border slate 500 şeklinde bir renk tanımlaması yapacağım. Tekrar buraya gelelim ve buna border one diyelim ve borderlar için bunu kullanalım. Light moddayken de güzel duruyordu bu renk. Şöyle bakalım. Evet, belli belirsiz şöyle bir şeyimiz olsun. Şimdi gelelim hemen diğer bölümümüzü yapmaya. Buraya tekrar geliyorum. Bir klasör oluşturacağım ve içine menü diyeceğim. Çünkü içine çok fazla şey oluşturacağım. O yüzden dolayı burada bu şekilde olsun. İlk olarak menümüz için menünün içine navbar.tsx diyelim ve rafc diyelim ve navbarımızı yazmaya başlayalım. Buraya da navbarımı ekleyeyim ki bir yandan ne yapıyorum görebileyim. Evet. Şunların hepsini kapatayım artık. Navbarımızı üzerinde çalışarak devam edelim. Şimdi navbarımda öncelikle şuraya bir header kullanacağım. Header şeklinde söyleyelim. Ve buraya bir class name diyelim. Flex bir yapı. py4. Şunu şöyle küçülteyim. py4 border bottom diyelim. Ve şuradaki yine global CSS'deki renkleri kullanacağım ama burada border slate her tarafa veriyor sanırım. Bir yine deneyelim bakalım ne olacak. Border bottom şöyle border one diyelim. Bir bakalım ne oluyor. Sağa sola vermiyor. Tamam. Direkt bunu kullanabiliriz. Onun dışında bir de bg1 diyerek benim bu grimsi rengimi kullanacağım. Light modda da tabi başka bir seçeneği var yine aynı şekilde. Tamam. Şimdi hemen buraya tekrar geliyorum. Bir tane div açalım. Class name container yapısı olsun. Flex item center justify between mx auto diyeceğim ve px4 diyerek şu şekilde boşluklar verelim. Daha sonra tekrar içine gelelim. Daha önce yazmış olduğumuz şu logoyu başlangıca ilk başta ekleyelim. Tamam. Onun yanına bir tane search diye bir alan eklemek istiyorum. Hemen tekrar gelelim buraya, search nokta tsx diyelim ve rafc diyelim. Bunun için de yapmış olduğumuz tasarımı orada tekrar kullanalım. Search. Tamam. Search'ümün içinde şöyle tekrar geliyorum. Div class name v de full xlarge'da max ve xlarge diyeceğim. LG'de max ve LG diyeceğim. LG'de aynı zamanda flex olsun. Normalde gizli olsun ve relatif bir yapıda olsun diyeceğim. Evet, normalde ben bunu mobildeyken gizleyeceğim ama sayfam büyüdüğü zaman gelecek. Onun dışında bilerek relatif dedim ki içeride aşağıda absolute bir yapı kullanabilmek için. Buraya öncelikle bir tane input ekleyeceğim ve buraya bir buton ekleyeceğim. Butonla birlikte de absolute bir yapı kullanacağım. Şuraya tekrar gelelim. Search ikon diyelim. Bu ikonu kullanacağım ve şöyle hemen buranın varyantına ghost diyelim. Şöyle bir bakalım. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi gizli. Sayfamı büyüttüğüm zaman geldi. Bu butonu bunun içine taşıyacağım ben. O yüzden dolayı class name on absolute right 0 top 0 text lg diyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu da bunun içinde. Güzel. Şimdi aynı şekilde bu search alanını kapatalım. Navbarımızın içine yeni bir alan ekleyerek devam edelim. Şöyle yapacağım. Buraya bir tane div ekleyeceğim. Ben yan yana birkaç tane şey kullanacağım. Ve aralarındaki boşluklar için space x 4 diyelim. Flex ve item
center diyelim. Şimdi benim bir tane kart alanım olacak. Hemen kart alanımı oluşturarak devam edeyim. Şöyle kart.tsx rafc diyelim. Kart alanını tabii ki daha sonra yapacağız ama şu an için en azından bir tasarımını ayarlayalım. Burada kart sayfasında ben sheet kullanacağım. Yani şöyle tekrar gelip bakalım. Şöyle bastığım zaman yan tarafta açılır bir şeyler olmasını istiyorum ve sepetimi bu şekilde rahat bir şekilde kullanabileyim. Hemen şuradaki şu arkadaşların tamamını yukarısına yapıştırıyorum. Daha sonra şöyle aşağı doğru inelim. Basit bir tasarım olması gerekiyor. Şunu aynı şekilde gelip alalım ve navbarımızda tekrar gelelim, bu kartı aynı şekilde getirelim ve ne oldu ne bitti şöyle bir görelim. Evet, open'a bastığımız zaman şu şekilde geliyor. Şimdi bu kartın içine ufak bir tasarım yapalım. Şuraları tabii ki daha sonra değiştiririz. Ama bunun içine şöyle bir tane div ekleyeyim ve trigger'a, yani tetiklemek için relatif bir yapı olsun ve cursor pointer olsun. Ve içine bir tane span ekleyeceğim ve bu span dışında bir de buraya shopping bag diye bir ikon ekleyeceğim. Bu eklemiş olduğum spanla birlikte şu an için 3 diyelim ve yukarı relatif dedik. Burası absolut bir yapı olsun. Daha sonra bg my color 3 olsun ve text my color 1 olsun. Text'i XS olsun. Font'u semibold olsun. Başka rounded RG diyelim. Item ortalı olsun. Justify'da da ortalı olsun. Text'te de ortalı olsun diyelim. Evet, şöyle bir şey yaptık. Tam istediğimiz gibi olmadı. Relative dedik, absolute dedik. Şöyle yapalım. Buna konumlu vesaire de verelim. Şu şekilde diyelim ki eksi right 2 diyeceğim. Eksi top 1 diyeceğim. V5 H5 diyeceğim. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi bunun üstüne çıkan bir şey yaptık. Güzel. Şimdi buranın içini vesaire daha sonra değiştireceğiz ama şuraya tekrar gelelim. Content kısmına bir class name ekleyelim ve buraya bg1'ımızı ekleyelim. Buraya tıkladığım zaman görmüş olduğumuz gibi bunu kullanıyoruz. Global CSS'te yanında imported yazdığı için o yüzden dolayı buradaki renklerimizi alıyor. Eğer ki important yoksa buradaki renklerinizi almayacaktır. Bu kısım tamam. Kar sayfamızın da aşağı yukarı bir tasarımını yaptık. Daha sonra tekrar gelelim. Bunun yanına bir tane user menü kısmı eklemek istiyorum. Hemen şuraya tekrar gelelim. User menü nokta tsx diyelim. Rapc diyelim. User menümüzde yazmış olduğumuz daha önceden const şöyle bir süslü parantez use out store diyeceğim. Bu daha sonra bunun içinde jvt, evet şöyle tekrar şu arkadaşı açalım, ne vardı bunun içinde, jvt var, onun içinde set jvt var. Bunun ikisini gelip kullanacağız. Hemen şöyle tekrar gelelim, jvt virgül set jvt şeklinde tanımlayalım. Bunu kullanırken yukarıda da use silent kullanmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde gelip söyleyelim ve navbarımıza da bu arada user menümüzü şöyle ekleyelim, bir hata olduğu zaman görebilirim. Tamam. Şimdi biz bunları buraya bu şekilde söyledik. Ben başlangıçta bir kontrol edebilmesi için bir use effect kullanacağım ve şu şekilde yazacağım. Şöyle bir üstü parantez, tamam. Şimdi şöyle yapalım. Biz tekrar bu use out store'umuza gelelim bu arada. Bu use out store'da birkaç tane şeye daha ihtiyacım olacak. Aslında silmiş olduğum şeyleri buraya ekleyeceğim. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Hem de daha anlaşılır olur zaten. Buraya gelelim. Şimdi ben burada öncelikle bir set email ve set username gibi çeşitli alanlara ihtiyacım var. Çünkü ben bu değerleri ne yapacağım? Bir kontrol edeceğim. Aynı zamanda aslında pek de gerek yok set JVT username vesaire tanımlamaya. Şöyle yapalım, biz buraya hemen şöyle tekrar geleceğim. Bir tane if yazacağım ve diyeceğim ki type of window diyeceğim. Eğer ki eşitse undefined şeklinde söyleyeceğim. Şimdi local stroke kullanacağımız için zaman zaman eğer bunu yazmazsak sürekli hata alıyoruz. O yüzden dolayı type of window'u kullanıyoruz.
Burada const jvt diyeceğim eşittir localstroge nokta get item ve bana jvt'yi getir diyeceğim. Daha sonra tekrar yine aynı şekilde const user diyeceğim eşittir localstroge nokta get item ve user'ı getir diyeceğim. Eğer ki bu değerler varsa şöyle yapalım. If eğer ki jvt ve user değerleri varsa o zaman bana şunu yapabilirsin. Const user object eşittir json nokta parse user diyerek ben bu user değeriyle bir şeyler kullanabilirim. Ama şu an için aslına bakarsanız pek de ihtiyacım yok. Sadece ben bunun içindeki yani user'ın içindeki değerlere erişmek istersem o zaman bunu kullanabilirim. Ama yapmam gereken diğer şey kesinlikle olması gerekiyor. Set jvt ve jvt diyerek bunu buraya yazıyorum. Onun dışında şöyle bir bakalım ne dedi. Şurada dedi bir hata var diyor. Neymiş buradaki bizim hatamız? Şu an tam göremedim. Bakalım. Set state diyor. Use outstore diyor. Ee, şu olabilir. Loop'a girdi diyor. Loop'a girdiği için de şu use efekti şuraya bir virgül açıp şundan eklersem sanırım loop'tan çıkar. Evet görmüş olduğumuz gibi loop'tan çıktı. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Çıkış işlemine ihtiyacımız var. Şuraya hemen bir const on signout yazalım ve eşittir. Tekrar parantez ve şöyle tanımlayalım. Yine aynı şekilde şuna ihtiyacımız var. Neredeyse şöyle kopyalayayım ve içini değiştirelim. Yine eğer ki durum buysa bu sefer şu tabi yeni bir const vesaire tanımlamayacağız. Şunları şuradan silelim. Ve burada get item remove item yine aynı şekilde remove item deyip bunların değerlerini sileceğim. Ve son olarak da set jvt'nin değerini boşa alacağım. Evet bu da bizim çıkış işlemimiz için kullanılacak. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi hemen buraya tekrar geliyorum. Burada şu şekilde yapacağım. Diyeceğim ki eğer ki durum jvt ise bana şu tasarımı getir diyeceğim. Yani jvt doluysa hemen şöyle tekrar bir tane div ve div açalım, kapatalım. Evet burada deneme yazsın. Daha sonra şurada iki nokta ekleyeceğim. Tekrar bir parantez açacağım. Ve burada da yeniden bir şeyler yazmam gerekiyor. Şu an burada hata almamızın sebebi şu. Şunlardan şöyle eklersem başlangıç ve bitiş yerine evet şuraya sorun olmayacaktır. Bu dilin içinde de şöyle diyelim ki A. Şimdi diyoruz ki eğer JVT varsa bana deneme yazsın ama JVT yoksa bana o zaman A yazsın şeklinde bir tanımlama yaptık. Şimdi ben bunun içinde şuradaki drop down menülerden bir tanesini kullanacağım. Şöyle gelip tıklayalım. Tıkladığımız zaman şu şekilde açılır bir menü var. Bunu kullanacağız. Öncelikle bunun basit bir halini bulalım. Şunu şöyle öncelikle yukarı geleyim. Tekrar yazayım bunları. Ve tekrar şu basit olanı alalım buraya ve kullanalım. Şöyle aşağı doğru geleyim. Şunu şuraya yapıştıralım. Daha sonra bunun içinde bir tane ikon olsun. Diyelim ki user Georgial ikon diyelim. Şunu kullanalım. Daha sonra bu arkadaşa bir class name vereceğim. H6 V6 diyelim. Daha sonra burada my account desin, profil desin. Bunlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Daha sonra şunlardan bir tanesine on click işlemine diyelim ki on sing out diyerek çıkış işlemini yapalım ve buraya da log out diyelim. Ve şuraya da şöyle yapalım. Link diyelim. Next link ve buraya da user ikonu ekleyelim. Ve buraya da tekrar gelin link href gideceği yer. Şu şekilde olsun. Pardon login olacak. Tekrar gelip bir bakalım. Görmüş olduğumuz gibi bu. Tekrar çıkış için buna bastım. Bakın buna geri döndü. Tekrar bastım. Yeniden giriş yapıyorum. Evet buradaki şifrem değiştirmem gerekiyor. Şöyle ne yazdık ki? Şuydu galiba. Deneme 12. Tamam.
şifreleri kontrol ettiğim ya da neyse ben sonra güncellerim onu. Tekrar geliyorum, burada logout diyorum. Bakın görmüş olduğumuz gibi bunları da ne yaptık? Bu şekilde ayarladık. Evet, bir de şifremi doğru girsem, deneme 12. Tamam. Şurada evet, şunu kaydedebilirsek. Olmadı, şifremi buna doğru değiştireceğim. Problem değil. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunları da yaptık. Bunun dışında bir mobil menü yapmamız gerekecek. Öncelikle kategoriler bölümümüzü vesaire halledelim. Daha sonra da mobil menümüzü de aynı şekilde yaparak devam edelim. Evet, şimdi CMS ekranımızdan yeni bir tane collection oluşturacağız. Şimdi size eğer şurası gelmeyebilir, problem olabilir. Quick Start ile başlattığımız için bunu getirebilmek için projenizi durdurup npm run develop yazmanız yeterli. Eğer ki tekrar npm run develop derseniz projeniz otomatik olarak ne olacaktır? Bu şekilde bu create new collection type'da gelecektir. Daha sonra create new collection type diyeceğim ve burada kategori diye yeni bir collection, yani bir model oluşturacağım. Continue diyorum. Daha sonra burada text diyeceğim ve alanımın ismi name olsun ve kısa bir isim şeklinde olmasını söyleyeceğim. Yeni bir alan ekliyorum. Yeni alanımın ismi Slug olsun istiyorum. Slug'lar bildiğiniz üzere benzersiz şeylerdir ve bunu bana name'e göre otomatik olarak üretmen gerektiğini söylüyorum ve ismi Slug olduğunu şu şekilde tekrar söyleyeceğim. Ve bir de ben resim alanı eklemek istiyorum. Resim alanı içinde tekrar buraya geliyorum. İsmine media ya da image diyelim. Image şu şekilde ve burada multiple media ya da single media diyor. Biz bunda tek bir resim ekleyeceğiz kategoriye. O yüzden dolayı single media diyerek bunu da bu şekilde yapıyorum. Bunları yaptıktan sonra, save dedikten sonra birazcık zaman alacak ve bana bir 2-3 dakika sonra collection'ımı oluşturmuş olacak ve daha sonra işlemlerimize devam edeceğiz aynı şekilde. Evet, collection'ımı oluşturdu. Şimdi öncelikle collection'ımıza nasıl veri gireriz onu göstereyim. Create new entry diyeceğim ve buradan verimi girmeye çalışacağım. Benim şöyle dress diye bir şeyim olacak ve bunu otomatik olarak benim için oluşturması gerektiğini söyleyeceğim. Ve buradan hangi resimleri istiyorsam seçip ya da yükleyerek kullanabileceğim. Ben add more asset diyeceğim ve browse files diyeceğim ve ben daha önceden bu proje için resimler ayarlamıştım. Şu resimlerin tamamını gelip yükleyeceğim. Siz zaten kaynaklar bölümünde aynı şekilde bu resimleri alıp kullanabilirsiniz. Şöyle aç diyeceğim. Mesela shoes için dress'i seçmiştik, söylemiştik. Şu resmi kullanacağım. Evet, yüklenmesini bekliyorum sanırım. Upload diyeceğim. Ve buradan şu resmi seçtim zaten. Finish diyerek buraya bunu ekleyeceğim. Daha sonra save diyerek birinci kategorimi aynı şekilde hazırlamış oldum. Şimdi ben tüm kategorilerimi girdikten sonra videoyu yeniden başlatacağım. Ve aynı zamanda burada bunların draft olmaması gerekiyor. Tekrar projeme gelip publish diyeceğim. Eğer ki draft olursa ben bunlara erişemem. Zaten birazdan tekrar bunu yeniden göstereceğim. Evet, 7 tane kayıt girdim ve resimlerini vesaire düzgün bir şekilde ekledim. Ve hepsi publish durumda. Şimdi settings bölümüne tekrar geliyorum. Buradaki rol bölümüne bakıyorum. Burada authentication ve public diye bölüm var. Şimdi bu kayıtları sadece giriş yapan kullanıcılar mı görecek? Ya da publicler mi görecek? Yani herkes mi görecek? Bununla ilgili burada öncelikle izinlerimi ayarlamam gerekiyor. Herkesin görebileceği için burada public seçeneğini seçiyorum ve burada ayarlar bölümüne bakıyorum. Şimdi public herkes görecek ama kimse bir şey ekleyemeyecek ya da silemeyecek ya da güncelleyemeyecek. O yüzden dolayı sorgulayabilmeleri için Find ve Findman seçeneğini kullanacağız. Yani ben API'mda giriş olmadan aynı zamanda diyeceğim ki işte erişebilir, hatta ID'ye göre de erişebilir şeklinde söyleyeceğim ki ben buna rahat bir şekilde ne yapayım, frontend kısmı buna erişsin. Hemen buna save diyeceğim ve bunu nasıl kullanabiliriz? Burada örnek olarak zaten söylemiş. Hemen tekrar buraya geliyorum. Localhost 13037 şöyle yazacağım. Evet, categories diyerek şunu şu şekilde yazacağım. Bunu bu şekilde yazdığımız zaman bakın bir ID olduğunu ve bir attribute yazdığını ve altına name olduğunu görüyoruz. Ama bizim burada görmüş olduğumuz gibi bir de image alanımız var. Ama image alanımızla ilgili herhangi bir şey yok. Bunun için buradaki tüm değerlerin gözükebilmesi için soru işareti populate diyerek, evet bunlar benim önceki sorgularım, şöyle bakıyorum. Evet, categories populate diyerek ben bunların görmüş olduğunuz gibi image'leriyle ilgili bilgileri de alabiliyorum. Yani ben tüm verileri getirmek istiyorsam eğer bu şekilde bir sorgulama yapmam gerekiyor.
Bunun dışında farklı sorgulama çeşitleri de var. Şimdi mesela önceki şeylerden şöyle bakayım ne çıkacak. Populate var bakın. Şu var mesela short 0 diyor. Diyor ki name'e göre sırala bana ASC ve populate diyor. Yani ben buradaki değerlerimi alfabetik bir sıralamada kullanabiliyorum. Ya da buna desk dersem Z'den A'ya şekilde aynı şekilde bakacak olursak görmüş olduğumuz gibi geriye doğru sıralayabiliyor. Başka bir şeyler var mıymış mesela burada bakayım. Sanırım başka yok gibi ama şu an için benim ihtiyacım olabilecek şeyler aşağı yukarı belli. Yine ben alfabeye göre sıralamasını istiyorum. Şu şekilde o zaman ben bu API'yi kullanarak artık ne yapabilirim? İşlemlerimi yapabilirim. Onun dışında zaten yeni modeller oluşturacağız. Yeni collection'lar oluşturacağız. Filtreleme seçeneklerini kullanacağız. İşte slug'a göre filtreleme, product'ta işte şuna göre filtreleme gibi çeşitli alanları zaten aynı şekilde yaparak bunları iyice pekiştirmeye çalışacağız. Şimdi artık bunlarla ilgili bir action yazalım. Yazmış olduğumuz action'ı burada bir navbarımızda bir menü oluşturarak burada göstermeye çalışalım. Evet, şimdi yazmış olduğumuz kategorileri, eklemiş olduğumuz kategorileri burada çekerek devam edelim. Bunun için öncelikle şöyle API'mize bakalım. API'mize baktığımızda bir data olduğunu, datanın içinde bir ID olduğunu, ID'nin içinde bir attribute olduğunu ve attribute'un içinde name, slug gibi diğer alanların olduğunu görüyorum. Şimdi buna uygun öncelikle bir tip tanımlayarak başlayacağım. Tanımlayacağım bu tipi hem benim daha hızlı kod yazmamı sağlayacak hem de aynı zamanda projemi deploy ederken bana Next.js arkadaşım sen bunu kullanmışsın ama bunun tipi ne diye sorular sormayacak. O yüzden dolayı hemen şöyle tekrar buraya geliyorum. Bir tane folder oluşturacağım ve ismine Constance diyeceğim. Ve bunun içine de tekrar geleceğim. Type.ts diyeceğim. Tabi isterseniz siz bunun yerine declare ts vesaire de kullanabilirsiniz. Değişen bir şey yok. Ben bunu kullanacağım. Export type diyeceğim ve daha sonra kategori diyeceğim. Eşittir diyeceğim. Daha sonra benim ilk değerim ID number. Daha sonra tekrar geliyorum burada. Ne var? Attributes var. Attributes'ümü aynı şekilde söylüyorum ve süslü parantez açtım. Daha sonra name alanım olacak ve string diyeceğim. Flag alanım olacak. String diyeceğim. Ve image alanım olacak. String şeklinde tanımlayacağım. Sonuçta image alanımda benim şu şekilde, nerede orası? Evet, şöyle bir bakalım. Nerede? Image alanımızda da şöyle bakacak olursak name burada, evet, image tam göremedim. Hash, burada bir resim yolu olması gerekiyor. Evet, normalde şurası. Hatta biz bu image alanını tanımlarken de şu şekilde de tanımlayabiliriz. Tekrar buraya geldim. URL diyerek ve bunun tipine de string diyerek aynı şekilde tanımlayabiliriz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi hemen gelelim bununla ilgili diğer işlemlerimizi yaparak devam edelim. Şimdi öncelikle benim bir action'a ihtiyacım var. Action'ın ismi get categories.ts olsun. Ve burada Axios kullanacağız. O yüzden dolayı şu Axios'u şöyle yazıyorum. Daha sonra bir URL'e ihtiyacım var. Diğer tarafta yazmış olduğum gibi backend API URL'imi alıyorum. Categories populate şeklinde bu şekilde bir URL tanımlıyorum. Daha sonra export const ve get categories diyelim. Eşittir async diyeceğim ve parantez açacağım ve promise kategori diyeceğim. Evet, bunu bu şekilde ekledim ve bundan birden fazla olabilir ve o yüzden dolayı dizi işareti açtım ve bunun içinde tanımlamamı yapacağım. Diyeceğim ki const res eşittir await axios nokta get URL'se bir istek atacağımızı söylüyoruz ve const data eşittir response eden gelen datanın içindeki data şeklinde söylüyorum. Bu ikinci data nereden geliyor? Buradaki datadan geliyor. Eğer ki siz bu datanın içine almak istemiyor, yani eğer ki buradaki bu datayı tanımlamazsanız o zaman tekrar bunların başına gelip buradaki tiplerin başına bir de ekstra data yazmanız gerekiyor. Burada tanımlamak daha mantıklı olacağı için ben de aynı şekilde söyleyeceğim. Daha sonra tekrar return data diyeceğim ve şu şekilde kaydedeceğim. Bunu kaydettikten sonra gelelim navbarımıza. Navbarımızda hemen şöyle şuraya geleceğim ve diyeceğim ki const categories diyelim. Ve eşittir, ya da şöyle set pardon categories diyelim. Ve eşittir use state diyelim. Use state eklediğim için
benim yukarıda da use silent muhakkak eklemem gerekiyor. Bunu isterseniz parçalayabilirsiniz. Ben parçalamayacağım. Bu şekilde yazacağım. Daha sonra const loading diyeceğim ve set loading diyeceğim. Eşittir use state true. Bunu neden ekliyorum? Normalde ben buraya basit yoldan gelip direkt diyebilirdim ki işte const categories await, yani şimdi zaten yazacağım const categories await get categories diyerek diğerdeki verilerimi çekebilirdim. Ama şimdi API'de bir yavaşlama olabilir, bir şey olabilir. O yüzden dolayı kullanıcı sayfadan ayırmamak gerekiyor. O yüzden dolayı burada bir loading ekranı da uygulayacağım. O yüzden dolayı biz de bunu aynı şekilde söylüyoruz. Daha sonra diyeceğim ki başlangıçta bir use effect çalışsın ve use effect şöyle, evet, üstü parantez virgül ve şurada şöyle bir tane şey açacağım ve şöyle dolduracağım. Şimdi bunun için de diyeceğim ki const fetch categories diyeceğim ve async diyeceğim. Şu şekilde tekrar tanımlamamı yapacağım. Bunun için de bir try catch kullanalım ve ilk başta başlangıçta dediğim gibi const categories eşittir await get categories diyeceğim. Normalde dediğim gibi sadece bu satırı yazarak çekebilirdiniz. Ama biz ne yapacağız? Dediğimiz gibi bir loading işlemi vesaire de kullanacağımız için bu şekilde söyleyeceğiz. Daha sonra eğer ki bir hata varsa bunları konsola yazdırmak isteyebiliriz. Ben şunu şöyle direkt kopyalayacağım. Console.log error bana bu şekilde hata mesajını yazsın. En son olarak bu işlemler bittiği zaman bana muhakkak bir hata da olmuş olsa, bir doğru cevap da olmuş olsa set loading'i false'a çevirsin ki kullanıcıyı daha fazla bekletmesin. Buraya kadar tamam. Daha sonra yukarıda yazmış olduğum bu şeyi, fetch kategoriyi burada tekrar gelip bu fonksiyonu burada çağırıyorum. Şöyle yapalım. Tamam. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim bu arkadaşı burada göstermeye. Hemen şuraya geliyorum. Şundan açıp kapatacağım. Ve şuraya ekleyeceğim. Burada header değil, bir de navbar kullanacağım. Ve buraya da bu arada şu mod toggle'ı da ekleyelim. Mod toggle. Tamam. Burada da light mod dark modumuz aynı zamanda gözüksün. Evet, sayfamı şöyle bir yenileyelim bakalım. Evet, şu da gözüksün. Tabi rengi birazcık tuhaf duruyor. Hemen şu arkadaşa şöyle girip bir bakalım. Burada ne demişler, şöyle bakacak olursak outline demiş. Bunu ghost yaparsam sanırım diğerleri gibi duracaktır. Artık light mod ve dark modumuz burada. Buraya kadar tamam. Şimdi bu header'ımın altına şöyle geleceğim. Bir tane nav açacağım. Ve bu nav'a da bir class name ekleyeceğim. Diyeceğim ki sen normalde gizli olacaksın ve border bottom olacak. Daha sonra benim border one rengim kullanılsın. Burada background'um yine aynı şekilde bg1 şu. LG'de flex bir yapıda olacaksın. py4 justify center diyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geleceğim. Burada bir div açacağım. Bu arkadaşları ben mobilde göstermek için yeni bir tasarım yapacağım. Bunlar normalde gizli olsun ve diyeceğim ki div class name ve hidden normalde ve lg'de flex ve gap 8 diye boşluklar için bu şekilde kullanalım. Daha sonra eğer ki durum loading ise o zaman arkadaşım sen bana bir tane div açayım, şöyle kapatayım. Burada desin ki loading. Bunu birazdan değiştireceğim zaten. Şimdilik o şekilde olsun. Ama değilse de tekrar yeniden bir parantez açayım. Burada da bana o zaman şöyle yapalım. Categories nokta map diyerek burada döndürelim. Bir hatamız var mı? Şu an gözükmüyor gibi. Tekrar parantez açayım ve bunun ismi kategori olsun. Daha sonra tekrar şöyle bir parantez açayım. Bunun içinde bir tane link kullanacağım. Next link ile birlikte yazalım ve bunun içine de hemen şöyle yollarını vesaire söyleyelim. Şimdi bu arkadaşın mantıken yolu şu şekilde olacak. Diyeceğim ki kategori, daha sonra bu şekilde, hatta şurada direkt söyleyebiliriz. Kategori nokta attributes, bunun normalde geliyor olması gerekiyordu aslında. Categories nokta map, bunu döndürdük. Şöyle bir deneyelim bakalım. Bir hatamız var mı öncelikle. Şöyle kategori olarak dursun burası. Dokunmayalım. Tekrar şöyle yeniden bir bakalım. Evet.
Tekrar kategori nokta attributes. Evet, bunun neden gelmedi? Şöyle bir bakayım. Categories. Yani neyse, elle kendimiz yazalım. Bir test edelim bakalım. Tekrar şöyle bakalım. Nerede benim API'm? Şu attributes'u yazacağız yine. Ve attributes'un içindeki name diyeceğim. Tekrar şöyle gelip bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunlar geldi. Şimdi onun dışında başka ne yapacağız? Muhakkak buraya bir tane key vermem gerekiyor. O yüzden dolayı kategoriden gelen ID şeklinde söyleyeceğim. Burada da tam olarak yolum. Şuraya tekrar artı ekleyelim. Ve diyelim ki Slack şeklinde olsun. Daha sonra sayfalarımızı buna göre yapacağız. Bakın şöyle sayfamı yenilediğim zaman loading geliyor. Ve bunlar bu şekilde duruyor. Şimdi ben bu loading sayfası için bir tane skeleton yapısı uygulamak istiyorum. Böyle komponent klasörüme geleyim. Bir tane klasör oluşturayım. Birden fazla skeletonumuz olacak. O yüzden dolayı burada biz bunu kendimiz tanımlayalım. Diyelim ki bunun ismi navbar nokta yok. Nav skeleton diyelim biz bu arkadaşa. tsx diyelim. Rafc diyelim. Şimdi burada bir tasarım yapacağım. Yapmış olduğum bu tasarımda diğer tarafta aynı şekilde kullanacağım. Şimdi bana buranın bir nevi çakması lazım. Çakmasından kastım şu olacak. Şu arkadaş burada aslında kullanıyoruz. Bunu tekrar yazmama gerek yok sanırım. Şöyle yapacağım. Burada normalde kaç tane veri geliyorsa ben şu an 7 tane olması gerekiyor. İşte bir array döndüreceğim. Döndürmüş olduğum array ile birlikte ne yapacağım? Burada sahte bir veri yaratacağım. Hemen şuraya tekrar gelelim. Burada bu div dursun. Daha sonra gerekirse sileriz. Daha sonra buraya tekrar geliyorum. Array from diyeceğim. Bir parantez açıyorum. Süslü parantez açıyorum. Length 8 diyeceğim. Şuradan nokta map diyeceğim. Döndüreceğim. Ve döndürürken bir tane değerim ve index diye bir tane şeyim olacak. Sonra şöyle yazacağım. Tekrar parantez açacağım. Bunun içine çakma tasarımını yapacağım. Çakma tasarımda da skeleton kullanacağım. Şöyle yapalım. Buna muhakkak bir tane key vermemiz gerekiyor. Yukarıda tanımlamış olduğumuz indeksi vereceğim. Onun dışında bir class name verelim. H6 ve 12 diyelim. Background slate ya da hatta bu rengi birden fazla yerde kullanabiliriz. Bunu da o yüzden global CSS'e gelip tanımlamak daha mantıklı olacak. Şöyle hemen tekrar gelelim. Diyelim ki skeleton color şöyle şöyle yapalım. Bunun ismini hatta daha kolay bir şey yapsam daha mantıklı olacaktı. Şu apply öncelikle kopyalayayım. Şu important da buraya kopyalayayım. Ismini de şöyle yapalım. SKE color şeklinde yapalım biz bunu. Tamam, bu şekilde olsun. Daha sonra renklerim de şunlar olacak. Bunları da buraya yazayım. Sonra tekrar geleyim buraya. SKE color diyelim. Ve bu arkadaşı da geleyim tekrar şurada söylemiş olduğum loading yerine bunu çağıralım. Now skeleton diyelim. Tekrar şöyle gelip sayfamıza bakalım. Nerede hatamız var diyor. Navsketon'un burada diyor bir hata yapmışsın sen diyor. Navsketon'umuza şöyle bir gelip bakalım. Burada ne hatası yapmış olabilirim? Sanırım bir parantez hatası yaptım büyük bir ihtimal. Bunu ChatGPT ile düzeltebilirsiniz. Şöyle tekrar ben düzgün şu şekilde gelip yazayım. Evet, şurada diyeceğim ki sike color diyeceğim. Şöyle tekrar bakalım. Evet, parantez hatası yaptım. Büyük bir ihtimal uzun uzun tekrar bir daha uğraşmadım. Şurada yapmışım büyük bir ihtimal. Parantez hatasını unutmuşum sanırım. Bunu bu şekilde yaparsak sorun olmayacaktır. Şimdi sayfamı yeniliyorum. Bakın görmüş olduğumuz gibi bir şeyler geliyor ama tam istediğim gibi olmadı. O yüzden dolayı biz en iyisi şuradaki şu arkadaşı da yine aynı şekilde buraya kopyalayalım. Şuraya class name'den de kopyalayalım. Yok, hayır. Class name yazalım. Tekrar bunu da yazalım. Tekrar yeniden şöyle bir bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi ne oldu? Verilerim artık yüklenirken loading gelecek. Light modda da yine aynı şekilde baktığımda siyahımsı bir tonla yüklenecek. Bu şekilde bütün sayfalarımızı yaparken birazdan slider yapacağız. Yine aynı mantıkla hep bu şekilde yükleniyormuş efektiyle sitemizi çok güzel bir hale getireceğiz. Onun dışında bunları yaptık. Şimdi artık bu arkadaşı bu şekilde küçülttüğümüz zaman burada görmüş olduğumuz gibi kategorilere erişemiyoruz. Kategorilerimiz için de aynı şekilde bir mobil menü yaparak devam edelim. Evet, şimdi mobil menümüzü yaparak devam edelim. Şimdi normalde biz zaten burada
Şu şekilde verilerimizi çekiyoruz. Bir daha çekmenin bir alemi yok. O yüzden dolayı şimdi menümüzü yine aynı şekilde bir komponent şeklinde tanımlayalım ve buradan oraya gönderelim. Şimdi hemen şöyle menü kısmına tekrar geliyorum. Mobil şey bir file şeklinde oluşturalım. Mobile menü.tsx diyelim. Rapçe diyelim. Daha sonra buraya bir interface yazalım. Evet, şöyle interface yazalım ve mobile menü prop categories diyelim ve bu da kategoriden tipi olduğunu söyleyelim ve birden fazla olduğunu yine aynı şekilde belirtelim. Tekrar yine buraya geliyorum. Daha sonra mobil menü prop ve buraya aynı şekilde kategorilerimi ekliyorum. Daha sonra navbarımıza şu şekilde bakalım. Şimdi mobil menümüz bizim normalde bir sheet olacak. Yani yine aynı şekilde buradaki gibi şu hangisiydi? Bunun gibi ne olacak? Açılır bir menü olacak. Yine aynı şekilde sheet kullanacağız. Ama öncelikle biz bunu bir navbarımızın o müsait bir yerine ekleyelim. Şimdi ben mod toggle bölümüne eklemek istiyorum. Ama bu her durumda gözükmemesi lazım tabii ki. Hemen şuraya mobile menü diyelim. Şöyle kapatayım. Ve bunun Categories özelliğine benim categories'larımı yine aynı şekilde ekleyeyim. Ve burada div class name flex ama LG'de gizli olması gerektiğini söyleyelim. Evet, şu an mobilde olduğumuz için bu şekilde gözüktü. Büyüttüğümüz zaman gidecek. Şimdi gelelim buranın tasarım bölümüne. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Buradan şöyle bakalım. Sheet olması gerekiyor. Hemen şu sheet'i komponentlerini yukarı yükleyelim. Ve basit şöyle bir boş tasarımı aynı şekilde alıp buraya ekleyelim. Tetikleyici bölümüne bir tane menü ikon eklemek istiyorum. Evet, şöyle kapatalım. Tamam. Sonra tekrar şöyle gelip bakalım. Küçülttüğümüz zaman bu şekilde gelecek. Sonra yine aynı şekilde bizim bu content bölümüne gelelim. Bir class name ekleyelim ve bg1'ımızı ekleyelim. Renklerimiz yine standart bir şekilde dursun. Title ve description gibi alanlar kullanmayacağım. Sadece header alanı content alanı bizim işimizi görecektir. Şimdi bu content alanında burada kullanmış olduğumuz şu kategorisinin aynısını kullanacağız. Zaten burada kategorisi props'la birlikte gönderdik. Yapmam gereken tek şey şuradaki şu kategorisi aynı şekilde gelip kopyalamak ve burada bir tane süslü parantez açıp tekrar bunun içine yazmak. Yazdıktan sonra linkin kütüphanesinin olmadığını söylüyor. Tekrar gelip linkin kütüphanesini yüklüyorum ve bakıyorum şu şekilde geldi. Tabii ufak bir tasarım sorunumuz var. Hemen aynı şekilde gelip onu düzeltelim. Şuraya tekrar gelin, bir tane div açalım. Divin içinde olacak daha doğrusu. Burası tekrar diyelim ki class name flex bir yapı ama flex kol olsun ve space y ekseninde 5 boşluk olsun ve başlangıçta margin top 8 olsun. Evet, bu şekilde bunları da ne yaptık? Ayarlamış olduk. Mobil menümüzde artık tamam. Herhangi birine tıkladığımız zaman iki tarafta da yine aynı şekilde gidecek. Artık slider'larımızı aynı şekilde yapalım ve daha sonra diğer alanlarımıza devam edelim. Evet, şimdi slider bölümümüzü yaparak devam edeceğiz. Bunun için öncelikle bir collection oluşturuyorum ve slider diyorum. Hemen continue diyorum. Alanlarımı teker teker söyleyelim. Şimdi alanlarım, bir tane alanım olacak aslında. Şöyle bir medya diye bir alan oluşturalım. Tek bir tane resim ekleyeceğim bu alana. Bir de URL diye bir alan oluşturalım. Şu şekilde ve finish diyerek bunu save diyelim ve oluşturmasını bekleyelim. Bir yandan da Constance dosyama geleyim. Bununla ilgili tiplerimi yazayım. Hemen şundan bir tane daha gelip kopyalıyorum ve ismini slider yapıyorum. ID attributes buranın ismi mantıken medya olacak. Hatta medyanın içinde de bir şeyler olması gerekiyor. Şuradaki gibi şöyle diyelim, medya. Şuna link diyelim. Ve şunu şöyle sileyim. Tamam. Tekrar geliyorum. Bunları neye göre yazıyorum? Tabii ki API'me göre yazıyorum. Zaten standart aynı yapıyı kullandığı için ben direkt bakmadan yazdım. Ama API'ye zaten bakacak olursak şimdi birazdan aynısı olduğunu göreceğiz. Burada Fit ve Fit1 seçeneğini aktif ediyorum. Daha sonra şöyle geliyorum. API Slider Populate dediğim zaman şu şekilde karşıma çıkacaktır. Ben videoyu ikinci defa çekiyorum. O yüzden de aynı kayıtlarım vardı. O yüzden dolayı gitti. Şimdi hemen kayıtlarımı ekleyerek devam edeceğim. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Content Manager Slider diyeceğim. Create New Entry. 3 tane resmim var ve bu 3 tane resmi kullanacağım. Şöyle seçelim.
Şöyle bir tane URL ekleyeyim. Save, publish diyeyim. Tekrar ikinci bir tane resim ekleyeyim. Ekleyelim. Şöyle rastgele birer URL yazıyorum. Problem değil. Tekrar create entry. Tekrar şu resmi ekleyelim. Finish. Save diyelim. Evet. Tekrar buraya gelip bakacak olursak şu şekilde bunu görebiliyoruz. Şimdi API'mize bakacak olursak burada bir URL olduğunu görüyoruz ama URL'imizin başında upload bu şekilde yazıyor. Bana bunun başında ne yazmam gerektiği önemli şimdi. Şimdi öncelikle şöyle tekrar gelin buraya biz Media Library diyelim. Herhangi bir resme şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra şöyle linkini açalım. Şöyle aynı şekilde gelip yapıştıracağım. Baktığımız zaman localhost 1337 yani benim Strapi URL'im. Daha sonra da API'da yolunun yazdığını görüyoruz. Yani biz burada environment dosyasına tanımlamış olduğumuz bu URL'i ne yapacağız? Yine aynı şekilde kullanacağız ki resimlerimizin yolu için. Şimdi hemen gelelim bununla ilgili. Öncelikle bir action yazalım. Yazmış olduğumuz action'la birlikte verilerimizi çekelim. Hemen tekrar buraya geliyorum. Get sliders.ts diyelim ve get categories'ın aynısını kopyalayayım ve get sliders'a yapıştıralım. Daha sonra bunun için aynı şekilde düzeltelim. Şunu şuradan siliyorum. Burada bir slider göndereceğiz ve URL'imiz de burada sliders şeklinde olacak. Geriye kalan hemen hemen her şey aynı. Şuradaki ismi de get sliders olarak değiştiriyorum. Evet, şurada yanlış olmuş. Şunu düzeltelim. Ops. Tamam. API'miz de hazır. Şimdi hemen şöyle geliyorum component klasörünün içine slider.tsx ya da buraya değil app klasörünün içindeki komponentin içine yazalım. Slider.tsx rafc diyelim. Buradaki nav menümüzden yine aynı şekilde faydalanabiliriz. Burada şöyle bir yapımız vardı. Yine aynı şekilde geleyim bunu şuraya yapıştırayım. Hemen şöyle bakalım. Categories alanlarını sliders olarak değiştireceğim. Evet. Hemen hemen herhalde hepsi düzeldi. Bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Şimdi yukarıdan aşağı teker teker bakalım. Şimdi şuraya öncelikle use state diyeceğim. Şunu yükleyeceğim. Yukarıda use silent yazmam gerekiyor. Daha sonra şunun baş harfini büyütebilirim. Şöyle yapalım. Set sliders şu şekilde olsun. Daha sonra face sliders diyor. Tamam, yine uğraşmayayım. Daha sonra get sliders diyelim. Şunu yükleyelim. Use efekti yükleyelim. Başka sanırım bir şey yok. Tamam. Şimdi sliders'ımızı hemen şöyle ana sayfada göstereceğimiz için ana sayfama geliyorum. Şuradaki şu tüm tasarımı buradan sileyim. Burada div kullanabilirim ya da şunu kullanabilirim. Bunu kullanacağım ben. Daha sonra buraya slider diyerek bu arkadaşı ekliyorum. Sayfamı şöyle yenileyelim. Görmüş olduğumuz gibi geldi. Bir hatamız vesaire bir şeyimiz yok şu an için. Şimdi slider bölümünde ben şu şekilde karosel kullanmak istiyorum. Şöyle gelip bakalım. Şu şekilde bir karosel var. Bunları kullanacağız. Bunun hatta aşağıda birazcık daha gelişmişleri var. Öncelikle şu komponentleri kopyalayarak bir başlayalım ve gelişmişini de kendimize göre ayarlayalım. Hemen şunu şöyle kopyaladım ve şunu da aynı şekilde gelip buraya yapıştıracağım. Buraya yapıştırırken şöyle yapabilirim aslında. Buradaki bu div dursun. Şöyle olsun. Bilerek bu şekilde yazalım. Sonra tekrar geleyim. Bizim şuradaki şu navbarımıza yeniden bir daha bir bakalım. Burada biz normalde ne dedik? Loading ise bunu getir. Değilse bunu getir. Yine biz buraya bir skeleton yapısı yapmak isteyebiliriz. O yüzden dolayı burada yapmış olduğumuz gibi tekrar buraya şu şekilde geleyim. Burayı kapattığımız gibi yine aynı şekilde geleyim. Kapatalım. Şöyle. Tamam. Şimdi şöyle tekrar bakıyoruz. Şu an burada Navsketon diyor tabii ki ama biz burayı değiştireceğiz. Şimdilik şöyle yapalım. Bir tane div açalım. Kapatalım. Daha sonra burayı düzeltiriz. Problem yok. Şimdi karoselimizi hemen bir ayarlayalım öncesinde. Şöyle gelip bakıyorum. Diyor ki karosel item bu şekilde kullanabilirsin. Evet, gerçekten bir şeyler olmuş gördüğümüz gibi. Şöyle bir taşma var gördüğümüz gibi. Ben bu taşmayı da istemiyorum. Birazdan bunun ayarlarını da aynı şekilde gelip yapacağım. Şimdi birazcık daha şöyle aşağı ineyim. Bakın böyle üçlü bir slider kullanabileceğimi söylüyor. Örneklerini vermiş. Birazcık daha aşağı iniyorum. Şurada bir yerde neredeydi o arkadaş? Bakalım.
Evet, şu an tam göremedim. API var. Şurada bir autoplay var. Bir de loop diye bir seçenek vardı. Loop'u da ayarlayalım. Bakın. Bittiği zaman tekrar başa gelmesini istiyorsanız bunu aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Ben loop'u ekleyeceğim. Bittiği zaman tekrar yine aynı şekilde projem başa gelsin istiyorum. Şuradan enter atacağım ve karoselime bunu ekleyeceğim. Daha sonra otomatik bir geçiş istiyorsanız şu arkadaşı kullanabilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde geleceğim. Buraya ekleyeceğim. İkisini de kullanabiliyoruz. Ama autoplay için şurada bir tane kütüphane olduğunu görüyoruz. Hemen npm install ve kütüphanemizi yüklüyoruz. Kütüphanemizi yükledikten sonra bunu da aynı şekilde eklememiz gerekiyor. Bunu da buraya ekleyelim. npm run dev diyelim. Hemen burada döngümüzü çalıştırarak slider'larımızı getirelim. Şöyle bir sliders diyeceğim. Sliders.map parantez ismi artık slider. Şöyle açıyorum ve burada karosel itemlarımdan bir tanesini bunun içine taşıyorum ve şu ikisini siliyorum. Sildikten sonra bunun arasında bir tasarım yapmaya çalışalım. Şimdi tasarımda benim mantıken bir tane link olacak. Öncelikle neden? Bir link yapımız vardı. Zaten bunu kullanacağız. Bunun href özelliğine şöyle gelelim. Diyelim ki slider'dan gelen attribute'den gelen URL diye hatırlıyorum. Bu şekilde yazacağım. Ve key özelliğine de slider ID verelim. Daha sonra buraya bir image ekleyeceğim. Next image şöyle yazalım. Daha sonra bu resmin alt değerini muhakkak vermemiz gerekiyor. Boş olmuş olsa bile problem değil. Ama sürekli yoksa Chrome'da hata mesajı gönderiyor. Onun dışında on optimized diye bir özelliği var. Bunu eklememiz gerekiyor. Neden ekliyorum bu özelliği? Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi bizim burada bir SRC özelliğimiz var ve buraya yazarken şöyle yazacağız. Diyeceğiz ki process.environment. Bunu burada kullanabilmemiz için bunu yazmamız gerekiyor. Eğer ki bunu kullanacaksak bunu yazmazsak hata alırız. O yüzden dolayı bunu yazacağız. Daha sonra benim environment dosyasındaki ismim neyse şöyle gelip bir bakalım. Buymuş. Bunu gelip aynı şekilde buraya yazıyorum. Daha sonra artı diyeceğim ve slider'dan gelen şöyle bunları ekleyelim. Attributes yine slider media üstü parantez nokta data nokta attributes nokta URL diyeceğim. Şimdi buradaki soru işaretlerini eklemezseniz ne olur ondan bahsedeyim. Soru işaretlerini eklediğiniz zaman eğer ki bir kayıt yoksa bile hata vermez. O yüzden dolayı eklemenizi tavsiye ederim. En azından kullanıcı hataları görmez. Buradaki yolumuz nereden geliyor? Hemen şöyle tekrar bakalım. Slider'ın içindeki attributes'teyiz. Söyledik zaten. Daha sonra medyanın içine girdik. Daha sonra medyanın içindeki dataya girdik. Datanın içindeki attributes'e girdik. Attributes'un içindeki URL'e giriyoruz. Şu form aslında bu şekilde yazıyor ama pek bir anlamı yok. Yani bunu çağırırken kullanmıyoruz. Bunu URL diyerek aynı şekilde ne yapıyoruz? Buna erişebiliyoruz. Hemen şöyle kaydedelim. Bakalım ne oldu, ne bitti? Bir hatamız var mı? Gelen giden var mı? Bir görelim. Evet, şu an A değerinin gelmiş olduğunu görüyorum. Loading diyor. Şurada diyor ki böyle bir resim gelmiş diyor ama diyor sen buna width ve height değeri vermemişsin diyor. Hemen bunlara width ve height değeri vereceğiz. Diyeceğiz ki benim resimlerin boyutları bu şekilde olduğu için orijinal boyutlarını veriyorum. Burada vereceğiniz boyutlar resmin boyutları olsun. Çünkü resmin netliğini aslında burada ayarlıyorsunuz. Eğer ki resmi küçültmek istiyorsanız class name'e zaten bir şeyler söyleyerek küçültebilirsiniz. O yüzden resimlerin net olması için width ve height'ları burada doğru vermeye dikkat edelim. Daha sonra width 200 piksel ve MDD şöyle 450 piksel diyeceğim ve object cover şeklinde bir tanımlama yapacağım. Evet, görmüş olduğumuz gibi resimlerimiz buraya geldi. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın sayfamda bir sorun var. Görmüş olduğumuz gibi sağa sola kaydıramıyorum. Normal ok tuşlarım var. Buna bastığım zaman ya da diğerini şu an hiç göremiyorum. Birazcık sorun var. Şimdi birazcık bunları düzeltelim. Hemen şu previews'a geldim ve burada diyeceğim ki class name left 0 aynı şekilde class name right
0 diyeceğim. Ok tuşlarımı görmüş olduğumuz gibi bunun üstüne taşıdık. Şöyle tekrar gelelim. Evet, bu benim vermiş olduğum linkten kaynaklı. Tabii ki benim normalde kaç tane değerim var burada? Şöyle bir bakalım. Bir tane değerim var. Sanırım ben diğer arkadaşları publish etmedim. Hemen şöyle bir gelip bakıyorum. Evet, şöyle büyütelim. Evet, bunlar görmüş olduğunuz gibi draft'ta kalmış. Bunları hemen şöyle publish ediyorum. Ve tekrar şöyle projemi çalıştırıyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi artık bu şekilde kayıyor ve otomatik aynı zamanda kaymamız da var. Bu kayma süresini isterseniz tabii ki duruma göre değiştirebilirsiniz. Ben 3000 saniye yapacağım. 3 saniyede bir değişsin bu resimlerim. Onun dışında başka ne ekleyebiliriz? Şimdi sayfamız yüklenirken A geliyor. Buraya bir şey yapalım, yine aynı şekilde bir skeleton yapısı yapalım. Hemen skeleton klasörüm için aynı şekilde geleyim. Slider skeleton nokta tsx diyelim ve burada nerede tanımlamıştık? A yazmıştık bir yere. Şunu tekrar buradan silelim ve buraya da slider skeleton, evet içi boş sanırım, bir şey yazmadık. Şöyle rafçı diyelim. Tekrar gelelim, slider skeleton diyelim ve bu arkadaşı burada tanımlayalım. Şimdi slider skeleton yapımının içinde de yine diğer tarafta olduğu gibi yapacağım. Ama şimdi şöyle bir bakalım bunun içinde normalde ne var? Şöyle bir klasımız var. Normalde ben bu klası burada kullanacağım. Yani sanal bir boyut oluşturacağım. Zaten biz boyutunu vesaire resimlerini söyledik. Resmin mantıken boyutu bu şekilde olması gerekiyor. Tekrar geliyorum buraya. Skeleton diyeceğim. Ve bu skeletonun boyutuna da H'de full diyeceğim. Zaten bu divin içinde, bu divin içinde full kaplayacak bana. Ve Sike Color diyerek de bunun rengini ayarlamış olacağım. Tekrar şöyle sayfamı yeniliyorum. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde yaptı. Şöyle büyük ekranda bakacak olursak daha da güzel bir görüntü oldu. Şimdi Light'ta bakalım, yine aynı şekilde. Light'ta da zaten yine görmüş olduğumuz gibi bu şekilde bir loading ekranda yapmış olduk. Şimdi slider ekranımızda yaptığımıza göre aşağı tarafa kategoriler için bir liste ekranı yapacağım ve daha sonra da, yani kategorilerimize biz normalde resim eklemiştik burada. O resimleri normalde ben burada bir menü gibi kullanmak istiyorum. O yüzden ana sayfayı biraz doldurmak için eklemiştim. Burada aynı şekilde onları çekeceğim. Çektikten sonra da product'larla ilgili bölümlerimize devam edeceğiz. Evet, slider'larımızın altına ben tekrar menülerimi eklemek istiyorum. Daha önce burada eklemiş olduğum resimleri de burada göstermek istiyorum. Ona göre uygun resimler ayarlamıştım zaten. Size zaten proje dosyalarında vermiştim. Şimdi tekrar şu şekilde geliyorum. Buraya hemen bir tane kategori list.tsx diyerek bir dosya oluşturacağım ve rafçe diyeceğim. Daha sonra ben bunu tekrar ana sayfamda çağıracağım ve kategori list diyeceğim. Şimdi bunun tasarımını yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle şöyle tekrar geleyim. Navbar'ımızdaki şu arkadaşın aynısından kopyalayalım. Aslına bakarsanız bunları toplu bir şekilde ayarlayıp, yani iki defa çekmek yerine normalde ana sayfada iki defa çekiyoruz. Eğer ki veri çoksa bunları tek bir seferde çekip ve daha önce göndermiş olduğumuz gibi Navbar'dan mobil menüyü o şekilde göndermek daha mantıklı olacaktır. Ama şu an için öyle bir şeye pek fazla ihtiyacımız yok. Daha profesyonel olması için tabii ki bunu yapabilirsiniz. Use Silent diyeceğim ve şunu şu şekilde ekleyeceğim. Ve buradaki kütüphaneleri aynı şekilde eklemem gerekiyor. Hemen şöyle bakıyorum. Şunu yükleyeceğim. Başka sanırım bir şey kalmadı. Bakalım. Ne kalmış? Yüz efekt kalmış. Şunu da şöyle yükleyelim. Tamam. Şimdi kategori listemizi aynı şekilde hemen buraya bir tasarım yaparak devam edeceğim. Burada şu şekilde yapacağım. Şunu öncelikle sileyim. Ve diyelim ki loading ekranımız olacak yine. Şöyle bir loading yazalım. Soru işareti ve şöyle yapacağım. Buraya bir tane şimdilik div ekleyeyim. Bu şekilde kalsın. Ee, Diğer durumlar için de, yani yüklendiği zaman da gelecek değerleri burada ayarlayalım. Hemen şurada bir tane div yazacağım ve diyeceğim ki class name margin top 10 container diyelim. Ee, Sonra bir tane H2 ekleyeceğim. Buraya bir başlık ekleyerek devam edeceğim. Başlığımı da ben loading ekranında böyle bir çizgi şeklinde göstereceğim. Daha güzel bir görüntü olacaktır. Hemen buna bir class name diyelim. Ve diyelim ki text 1 font semibold text 2x large.
LG'de text 3x large diyelim. Burada da shop by kategori yazsın. Hemen bunun altına geliyorum. Yeniden bir div oluşturuyorum ve grid yapısı kullanacağım. Diyeceğim ki grid yapısı margin top 8. Normalde grid call 3 olsun. TM'de grid call 4 olsun. MD'de grid calls 5 olsun diyelim. LG'de vesaire de tanımlayalım yine. Aynı şekilde grid call 6. X large'da da tanımlayalım. Toplam zaten 7 tane kategorim vardı. Tabi duruma göre değişir. Bu da bu şekilde yazalım ve boşluklar için gap 4 diyelim. Sonra tekrar burada geleceğim. Kategorilerimi bir map ile döndüreceğim. Evet, şöyle parantez parantez kategori diyelim. Şöyle tekrar ve bunun için de bir tasarım yapmaya çalışalım. Yine şöyle link diyeceğim. Diğer taraftan yine aynı şekilde bunun URL'ini ve ID'sini kopyalayabiliriz. Şöyle direkt gelip kopyalayayım ben zaten. Şöyle hem linkim hem de key'ini şöyle eklemiş olalım. Şimdi linkimizin içinde bir tane mantıken şey olacak. Resim olacak. Şöyle bir image diyelim. Next image ve bu next image'in içine dolduralım. Şöyle yapalım. Alt ekleyelim bir tane. Yine unoptimized eklememiz gerekiyor ve buna true dememiz gerekiyor. Resmimizin yolunu ben direkt şöyle gelip kopyala yapıştır yapacağım. Yine aynı şekilde URL'imiz bu. Kategorinin içindeki attributes image data attributes URL şeklinde tanımlayacağım. Resme boyut vermem gerekiyor. Width 500 olması gerekiyor. Height 300 olması gerekiyor. Bu resmin boyutu da sanırım böyleydi. Class name'ine V16 H16 diyeceğim. Başka ne ekleyebiliriz? Bunun altına tekrar şöyle geliyorum. Kategoriden gelen attributes nokta name diyerek bir de ismini yazdıracağım. Evet, şu şekilde oldu. Şuradaki şu linkime tekrar geleceğim. Bir de class name ekleyeceğim. Birazcık daha güzelleştirebilmek için diyeceğim ki flex call. Onun dışında rounded x large diyelim. Gap 2 item center padding 3 border ve border 1 diyelim. Bir de üzerine geldiği zaman bu işaret olsun. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Güzel. Şimdi buna tıkladığımız zaman tabii ki bu sayfaları daha oluşturmadık. Linklerimiz doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim şu A, yani skeleton kısmımızı yapmaya. Hemen tekrar buraya geliyorum. İsmine kategori skeleton nokta tsx diyelim. Rafce diyelim. Ve bu arkadaşı da burada aynı şekilde çağıralım. Şimdi kategori skeleton içinde yine buradaki tasarımlardan kopyalayacağız. Hemen hemen aynısını oluşturabilmek için şöyle şuraya kadar kopyalayayım. Şöyle yapalım. Şu div kalsın. Şöyle, tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Shop by kategorinin yerine bir tane skeleton ekleyeceğim. Ve bu arkadaşa bir class name ske color. Şöyle diye hatırlıyorum. Daha sonra V64'e H10 diyeceğim. Daha sonra tekrar gelelim buraya bir div açalım ya da div açmayalım. Şöyle yapalım. Şuradaki şu gridli olan divi aynı şekilde gelip kopyalayayım. Ve bu divi burada kapatalım. Sonra nasıl bitiyor? Evet, eksik kopyaladım sanırım. Tekrar bakalım. Evet, şu divi şöyle direkt kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Ve bu divi burada kapatalım. Burada yine bir döngü kullanacağım. Döngüyü biz normalde nerede kullanmıştık? Şurada kullanmıştık. Bunun aynısından geleyim. Buraya yapıştırayım. Ve 7 tane kategorim vardı. 7 tane olarak değiştireyim. Diğer tarafta da 7 idi ama burada birazcık daha fazla belli olacağı için bu yüzden dolayı bunu burada söyleyelim. Şuradaki şu değerleri de 32'ye ve
full diyerek tanımlayalım. Bir büyüklük ve şey verelim. Şu şekilde yazalım. Tekrar şöyle sayfamı gelip yenilediğimizde evet görmüş olduğumuz gibi güzel bir loading sayfası oldu. Şöyle mobildeyken de bakalım. Ops, burası değil. Evet, şöyle tekrar sayfamızı yenileyelim. Evet, güzel bir loading'imiz oldu. Bu kısmı da yaptığımıza göre artık yavaş yavaş product bölümümüze geçerek devam edebiliriz. Evet, şimdi productlarımızla ilgili collection oluşturacağız ve productlarımızla ilişki olan collection'ları oluşturacağız. Şimdi benim productlarımda renk ve size seçenekleri olsun istiyorum. O yüzden dolayı öncelikle color diyerek bir collection oluşturacağım. Ve bunun içine sadece bir tane name ekleyeceğim. Onun dışında başka bir şey eklemeyeceğim. Bu şekilde olsun ve bunu save diyelim. Onun dışında size'lar için yeni bir collection oluşturacağım. Hemen oluşturmasını bekliyorum. Evet, oluştu. Şimdi aynı şekilde size'lar için bir collection oluşturmak istiyorum. Yine aynı şekilde size diyeceğim. Ve buna da sadece name alanı olacak. Bunu aynı şekilde gelip burada text diyelim ve ismine name diyelim. Tekrar yine aynı şekilde finish diyeceğim ve bunu da kayıt edeceğim. Bu arada bir yandan da bunların tiplerini yazmaya çalışalım. Bunlar oluşurken hemen şöyle geliyorum. Şundan bir tane daha kopyaladım. İsmine size ve içinde sadece name alanı olacak. Başka bir şey olmayacak. Şöyle yazalım. Bundan bir tane daha gelip kopyalıyorum ve color diyelim. Yine aynısı olacak. Başka bir şey olmayacak. Onun dışında şimdi hemen gelip product'larımızı oluşturarak devam edelim. Hemen product diyorum, bu şekilde oluşuyor ve continue diyorum. Şimdi product alanında öncelikle product'ımın ismi olacak ve name diyelim. Tekrar geliyorum. Daha sonra description alanım olacak ve bu long text olacak. Yani uzun bir yazı olabilir. Bunu seçiyoruz. Onun dışında slug alanı olsun istiyorum. Name'e göre olmasını istiyorum ve buraya slug diyelim. Tekrar gelelim. Başka fiyat bölümüne ihtiyacımız var. Bunun için MRP diye bir şey oluşturacağım. Diyeceğim ki bu fiyat normal fiyatı, daha doğrusu normal fiyatı değil, indirimli fiyatı diyebiliriz. Ya da yok, bu şey fiyatı, normal fiyatı. Tekrar geliyorum. Aynı şekilde bir de selling price diyeceğim ve burada satış fiyatı, yani indirim almış hali, normal şu an satış fiyatı şeklinde kullanacağız. Onun dışında başka ne oluşturabiliriz? Ana sayfamda şeyler olacak. Bunun için bir boolean yapısı oluşturalım. Is stop diyelim. Mesela eğer durum is stopsa ne yapacağız? İşte ana sayfada göstereceğiz. Bunu ekleyelim. Tekrar gelelim, mesela aynı şekilde recent diyelim. Yani önerilen ürünlere de aynı şekilde boolean yapısı ekleyelim. Başka şöyle yapacağım. Şimdi benim product'ımın resimleri olabilir. O yüzden dolayı buraya tekrar geleceğim. Images diyeceğim. Ama bu sefer multiple media diyerek bunu aynı şekilde oluşturacağım. Sonra ilişkilerimize gelelim. Hemen burada relation kısmı var. Şimdi burada ilişkilerimizi teker teker yapacağız. Şimdi benim öncelikle kategoriyle bir ilişkimin olması lazım. Bir product'ın bir tane kategorisi olabilir şeklinde düşüneceğim. O yüzden dolayı birebir ilişki yapacağım. Yani şuradaki isimlere dikkat ederek oluşturacağız. Diyeceğiz ki bir product'ın bir tane kategorisi olabilir ama bu da değil. Şöyle tekrar bakalım. Bir kategorinin birden fazla product olabilir. Bir product'ın bir tane kategorisi olabilir şeklinde düşünebiliriz bunu. O yüzden bunu ne yapacağız? Bu şekilde oluşturacağız. Yani her bir kategoriye bir tane product ekleyeceğiz. Buradakilere şöyle çoğul tekil manasında bakacak olursak bakalım. Şunda bir ilişki yok. Buna tıkladığımız zaman birebir ilişki, bir kategorinin bir tane product olabilir. Buna bastığımız zaman bir product'ın birden fazla kategorisi olabilir. Buna bastığımız zaman bir kategorinin birden fazla product olabilir. Bunda çoka çok ilişki, product'ın kategorilerinde birden fazla olabilir. Ama bizim şu an için işimize yarayan şey bir kategorinin birden fazla product'ı olabilir. Bu şekilde oluşturacağım. Sonra tekrar gelelim aynı şekilde relation bölümüne, size'ımızı seçelim. Şöyle yapacağım. Bir size'ın birden fazla product olabilir.
Daha doğrusu şöyle demek daha mantıklı. Bir product'ın birden fazla size'ı, bir size'ın da birden fazla product'ı olabilir şeklinde tanımlayacağım. Tekrar geleceğim. Bir tane daha aynısından color için seçeceğim. İkisinin de aynı şekilde çoka çok ilişkisi olabileceğini söyleyeceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi bunu save diyeceğim ve bununla ilgili hemen aynı şekilde type'ımızı yazalım. Hemen buraya gelip diyeceğim ki export type product diyelim ve eşittir şöyle yazalım. Öncelikle yine ID alanımız olacak. Number diyeceğiz. Daha sonra attributes alanını yine aynı şekilde şöyle kopyalayalım ve içini doldurmaya çalışalım. Name alanımız olacağını söyledik. Description alanımız olacaktı. Bu da string olacak. Daha sonra slug alanımız olacak. Bu da string olacak. MRP alanımız olacak. Buna number seçeneği verebiliriz. Number diyelim. Aynı şekilde selling price'ımız olacak. Bu da burada yazıldığı gibi olursa daha iyi olur. Bakalım. Yanlış yazmayalım. Ops, kopyalayamadım. Aslında bunları API'den kopyalamak daha mantıklı olacaktır. Bakın yanlış yazmışım. Mesela bize sıkıntı çıkartabilirdi. Bunu da aynı şekilde number şeklinde söyleyelim. Daha sonra images alanımız olacak. Ve bu images alanımızda product image diye bir yerden gelecek. Tabi şu an bu arkadaşı tanımlamadık. Bu arkadaşı da aynı şekilde tanımlamamız lazım. Şundan bir tane daha gelip kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. İsmini product image diyeceğim. Aynı şekilde bu arkadaşın da ID'si name'i değil sanırım URL'i olması gerekiyor. Buna şimdi birazdan bakalım. Tekrar olmazsa düzeltiriz bunu. Tekrar şu şekilde geliyorum. Bunu da yazıyorum. Onun dışında kategori alanımız olacak. Ve bu arkadaş da zaten yukarıda yazmış olduğumuz kategoriden alacak tipini ve bir tane olacak. Çünkü bir tane olmasına izin vermiştik ilişkisinde. Colors alanımız olacak ve buna da color diyeceğim. Bunlar neden çoğul yazdım? Şimdi onu da göstereceğim. Mesela kategoriyi tekil yazdım ama bunun ikisini çoğul yazdım. Ben daha önceden kullandığım için açıkçası biliyorum. Yani tahmin edebiliyorum daha doğrusu. Tabii ki yine check edeceğim. Ama şimdiden bu şekilde ayarlamış olalım. Başka belki eksiğim varsa bunları aynı şekilde gelip tamamlamam gerekiyor. Şöyle yapalım öncelikle. Biz bunu madem kaydettik. Burada rol bölümüne gelelim. Public diyelim ve bunların izinlerini hemen şöyle ayarlayalım. Bunlara herkes erişebilmeli. Kategoriye zaten izin verdik. Size'a yine aynı şekilde fit ve fit one diyelim. Yine herkes erişebilmeli. Ve product için yine aynı şekilde fit ve fit one diyerek yapmamız gerekiyor. Şimdi benim öncelikle bunu test edebilmem için bir tane ürün eklemem gerekiyor. Product bölümüne geliyorum. Add another file pardon. Content Manager'dan bir tane product eklemem gerekiyor. Ama bunun için color da eklemem gerekiyor. Ekledikten sonra ben bir 15-20 tane ürün gireceğim. Zaten size aynı şekilde fotoğrafları vermiş olacağım. Aynı şekilde bunları test edebileceğiz. Aslında şu an bir tane bunları test edebilmek için birer tane en azından gireyim. Şöyle hemen bir bakalım. Color seçeneğine white diyelim. Mesela daha sonra save diyelim. Size bölümüne aynı şekilde geleyim bir tane xlarge ekleyeyim. Save diyelim. Bunları bu arada publish etmemiz gerekiyor. Tabii ki. Evet, şunu da aynı şekilde publish edelim. Product'ımıza gelelim. Hemen bir tane product ekleyelim. Choose one diyelim. Daha sonra işte lorem ipsum bunları düzelteceğim. Sıla otomatik oluştursun. 50 dolar olsun. 100 dolar olsun diyelim. Daha sonra true diyelim. True diyelim mesela. Buna kategori bölümünden shoes demişiz. Shoes'u seçeyim ve şuradan resimlerimi ekleyeceğim. Ben resimlerimi daha önceden ayarlamıştım. Şu şekilde bir sürü product için resimlerim var. Bunları kullanacağım. 21 tane resmi şu şekilde yüklüyorum. Bunlardan şu an işte evet bunları topluca nasıl hallediyorduk? Şöyle cancel diyelim tekrar geleyim. Buradan bir tane ayakkabı resmi seçeyim. Şunu seçelim ve finish diyelim. Seçemedim sanırım. Evet şöyle finish diyelim ve size özelliklerinde yine şu şekilde seçelim. Save diyelim ve publish diyelim. Şimdi tekrar geliyorum burada hemen bunları bir test etmem gerekiyor. Dediğim gibi buraya products yazacağım. Zaten bu şekilde oluşuyor. Daha önce zaten göstermiştim yerini nereden bakacağımıza da. Şimdi şöyle teker teker bakalım. Şimdi benim product'ımın içinde attribute'um var. Tamam bunu ekledik. Name alanımız.
description alanımız, slug alanımız, mrp alanımız ve sailing price. Hemen tekrar bir check edelim. Onun dışında istop alanımız var. Bakın eklememişim. Buraya tekrar geliyorum. Istop diyorum ve boolean yapısında olduğunu söylüyorum. Daha sonra recent bölümümüz var yine. Aynı şekilde aslında bunda daha anlaşılır bir şekilde yazsam daha mantıklı olurdu. Neyse problem değil. Tekrar geliyorum. Images alanımızda biz bunları ne dedik? Images alanında datanın içinde aslında datanın içinde attributes olacak. Bunu yazarken aslında o yüzden data slash şöyle ve attributes'ü de bunun içine almamız gerekiyor. Tam olarak çünkü yolu bu şekilde. Daha sonra attributes'ün içindeki URL'i alıyoruz ve burada bunu ne yaptık söyledik. Sonra tekrar gelip şu şekilde bakıyorum. Bakın kategori çünkü dediğim gibi birebir ilişki yaptık ve kategori şeklinde oldu. Diğerlerinde bire çok ilişki olduğu için sizes ve color şeklinde olduğunu görüyoruz. Bunları tanımlarken de yine şöyle yukarı bakacak olursak zaten bunları zaten bu şekilde tanımlamıştık. Bunlarla ilgili yapmamız gereken bir değişiklik yok. Bunları zaten bu şekilde ayarlamış olduk ve product'larımızla ilgili şu an için API'miz tamam. Şimdi ben bunlara birazcık değerler gireceğim. Tasarımda rahat bir şekilde görebilmek için 15-20 tane product gireceğim ve ondan sonra da bu projeyi yeniden başlatıp işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet ben birazcık size girdim. Onun dışında product girdim ve aynı zamanda color'lar girdim. Color'larım şu an şu şekilde, size'larım şu şekilde ve bunlarla ilişkili bir şekilde bu şekilde verilerimi girdim. Bunlardan bir tanesini şöyle açayım ve göstereyim. İsimlerine genellikle hep aynı ismi yazdım. Back 1, Back 2 diye gittim. Şu şekilde lorem ipsum girdim. Slug'lar otomatik oluştu. İndirimsiz fiyatı ve normal fiyatı yani satış fiyatı şeklinde yazdım. Daha sonra zaten buraya bir tane kategori ekleyebiliyoruz. Fazlasını ekleyemiyoruz. Burada görmüş olduğumuz gibi size'larımızı ekledim birden fazla. Bazılarına birden fazla color ekledim. Bazılarına birden fazla resim ekledim. Bu şekilde ne yaptım? Kayıtlarımı yaptım. Şimdi bu kayıtlar üzerinden şöyle ufaktan bir API'ler hakkında konuşmak istiyorum. Bu yani normalde şimdi biz API'lerimizi çekeceğiz. Mesela ana sayfaya çekerken diyeceğim ki arkadaşım durumu burada şöyle yapalım. Neredeydi o arkadaş? Şöyle bir bakalım. Burada göstersin bize. Durumu istop olanları yani istopu true olanları bana getir diyeceğim. Ya da işte bir ürünün detay sayfasına geldim. Detay sayfasına geldiğim zaman tavsiye edilen recent ürünleri bana getir diyeceğim. Onun dışında şunu diyebilirim. Ana sayfamda mesela istop için kullanılan ürün sayısı fazla olabilir. O yüzden dolayı bunu eklenen ürünün en sonuncusundan 8 tanesini getir ve durumu istop olsun diyebilirim. Yani kompleks bir filtre kullanabilirim. Bunları teker teker öncesinde API'lerini şu şekilde anlatarak devam edeyim. Şimdi normalde biz ne yapıyoruz? Bir API ile ilgili sorgu yapmak istediğimizde evet kapatmışım. Hemen şöyle geleyim localhost products populate diyeyim mesela. Şu an şurada şöyle tüm verilerimizi görüyoruz. Şimdi en aşağı doğru gelecek olursam burada bir page size yani normalde sayfada 25 tane ürün gösterdiğini ve şu an toplamda benim 17 tane ürün gösterdiğini görebiliyorum. Şimdi şöyle yukarıdan aşağı bakacak olursak ya da ilk sıradan şöyle bakacak olursak bakın birden başlamış. Daha sonra ikinci ürünüm bu şekilde göstermiş. Şu an için şu populate'i buradan sileyim. Daha rahat görelim yani. O yüzden dolayı tabii yine populate'i kullandığımız her yere ekleyeceğiz ama şu an görmüş olduğumuz gibi birazcık daha az veriyle daha rahat görürüz. Şimdi şöyle yapacağım. Products'tan sonra bir tane soru işareti ve short diyeceğim. Tekrar parantez açacağım. Şöyle ve diyeceğim ki 0 eşittir ID'ye göre bana sırala ve desk'e göre sırala diyeceğim. Yani büyükten küçüğe bana sırala diyeceğim. Bakın şu şekilde yaptığımda artık 17'nin ilk sırada olduğunu ve bu şekilde filtreleme yapabildiğimizi görebiliyoruz. Onun dışında başka neler kullanabiliriz? Tekrar buraya geleyim. Products'tan sonra filter derim mesela. Derim ki slug EG'si shoes one'a eşit olan. Benim böyle bir ürünüm var zaten. Bunu bu şekilde getirdiğim zaman burada kullanabilirim. Mesela bunu nerede kullanabilirim? Şurada daha doğrusu bunu burada kullanamam pardon. Ürün detay sayfasında kullanabilirim. Slug'ına göre gelir eşitlerim. Derim ki arkadaşım slug buysa zaten slug'lar unique ID. Deriz ki işte slug'ına göre bana ürün detayını getir diyebilirim. Onun dışında başka neler var? Şöyle bir bakalım. Geçmişimden zaten birkaç bir şey çıkacaktır. Populate'e yine aynı şekilde ekleyerek ürünün detaylarını getirebiliyormuşum. Daha sonra şu neymiş?
Categories name milk populate diyor. Bu başka bir projeden anlaşılan. Şöyle bir bakalım. Şöyle product filters şu var. Mesela bakın bu işe yaramıyor. Neden yaramıyor? Şimdi biz normalde stop diye burada true veya false değeri var ya. Bu normalde EG'nin anlamı eşittir demek. Ama true ve false değerlerinde buradaki bu EG'yi kullanmıyoruz. Yani boolean yapılarında bu kullanılmıyor. Ben bunlara o yüzden dolayı şöyle göstereyim, daha doğrusu ESC'ye basayım tekrar. Şu aşağı doğru geleyim bakın. Hala kaç tane ürün varmış? 11 tane ürün var diyor. Aslında çalışıyor galiba. Ben çalışmıyor zannediyordum. Tekrar bir bakalım. Emin olalım. False diyelim. False daha az olabilir. Şöyle tekrar bakalım. False diyelim. Evet, altı çalışıyormuş. Normalde Boolean yapılar için, sadece Boolean yapıları için şu EG'yi kullanmasanız da çalıştırabiliyorsunuz. Yani tekrar bunu silersem, yine aynı şekilde dersem, yine bana 6 tane ürün olduğunu söyleyecektir. Yani Boolean'da buraya EG eklemenize gerek yok. Onun dışında başka filtre seçenekleri nerede var? Strapi'nin dokümantasyonuna geldiğimizde yan tarafta filtering ve complex filtering diye iki tane bölüm var. Burada aynı şekilde örneklere zaman zaman bakarak kullanacağız. Şimdi biz birden fazla şey kullanarak yine aynı şekilde ne yapacağız? Kendi filtrelerimizi yazacağız ve burada ana sayfamızdaki ürünlerimizi çekeceğiz, diğer tarafları çekeceğiz. Yani kısacası genel olarak kullanacağımız şeyin ismi filters ve faydalanacağımız kaynağın ismi de burası. Buradan faydalanarak aynı şekilde filtreleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi artık ana sayfamızı yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Yani ana sayfamızdaki product bölümümüzü oluşturmaya başlayalım. Şimdi öncelikle şunların hepsini şöyle bir kapatayım. Daha sonra bununla ilgili bir action yazarak başlayacağım. Action'ım yine get categories'in aynısı olacak. Şuradakinin hepsini aynı şekilde gelip kopyalayayım ve ismine get products diyelim. Şu şekilde yazalım. Şimdi ben şuradaki şu arkadaşı bunun içine taşımak istiyorum. Daha sonra burada tip olarak kategori değil, product'ı kullanacağımı söylüyorum ve ismini get products olarak değiştiriyorum. Şimdi ben birden fazla kategorilerle ilgili filtre vesaire bir şeyler yazabilirim. O yüzden dolayı şöyle yapacağım ben bunu. Buradaki bu arkadaşı sileceğim ve şuraya artı URL yazacağım. Ve buraya da gelip diyeceğim ki URL ve türünün string olduğunu söyleyeceğim. Yani ben URL'lerimi dışarıdan alacağım ve burada aynı şekilde sorgulamasıyla birlikte getireceğim. API'miz bu şekilde hazır. Hemen gelelim biz buraya tekrar komponent bölümüne. Pardon, rotalarımız içindeki komponent bölümüne yeni bir tane klasör oluşturalım ve klasörümüzün ismi product olsun. Product'la ilgili çünkü bayağı bir şey oluşturacağız. İlk olarak product list .tsx diyelim, rafc diyelim ve bunun içinde product'larımızla ilgili bir listimizi yazmaya çalışalım. Bunun için öncelikle şöyle tekrar geliyorum. Yukarı use silent ekleyerek başlayacağım. Çünkü yine burada verilerimizi çekeceğiz yine aynı şekilde. Product listemizi ana sayfamızda da aynı şekilde getirelim ki bir yandan yapmış olduğumuz şeyleri görelim. Şöyle geldim yazdım. Evet. Şimdi ilk olarak şöyle yine iki tane state tanımlayarak başlayacağım. Yine aynı şekilde ben burada loading işlemleri yapacağım için şu şekilde iki tane state yazıyorum. Bunları şöyle hemen kütüphanelerine ekliyorum. Ekli değilse. Onun dışında use effect kullanacağız. Diğer tarafta yani diğer bölümlerde yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde yani kategoriler bölümünde navbarda vesaire yapmış olduğumuz gibi yine use effect kullanacağım ve yine oradan aynı şekilde alıp kopyalayıp şu şekilde düzenleyebilirsiniz. Hemen şöyle tekrar bakacağım. Use effect'imi şöyle gelip yazacağım ve daha sonra bununla ilgili bir filtre yazacağım. Get products'ımız yazmış olduğumuz get products'ımızı yine aynı şekilde gelip ekleyeceğim. Şimdi ben ana sayfada istiyorum ki ana sayfada kullanacağız zaten burayı yerine ekledik. Diyeceğim ki arkadaşım bana products'ların verilerini getir. Alfabetik sıraya göre tersten yani Z'den A'ya doğru getir. En büyükten en küçüğe doğru getir. Bunu getirdikten sonra istop özelliği true olanları. Yani diyorum ki ana sayfa için zaten istop diye eklemiştim. Diyorum ki istop'u true olanları bana getir. Aynı zamanda diyorum ki pagination start 0 yani sıfırdan başla ve bana toplam 8 tane kayıt getir. 8'i geçmesin. Şimdi ben bunu bu şekilde yazayım. Şöyle direkt gelip kopyalayayım. Diğer tarafa aynı şekilde bunu yapıştıralım. Şurada API bölümümüzde kaç tane kaydımız var? Bunu bir görelim öncelikle. Şimdi kullanıcılar zaman zaman yani
yazmış olduğunuz bir yer, firma vesaire neyse ne yapabilir? Birden fazla istop seçebilir. Ama siz ana sayfada 10 tane 15 tane ürün geldiği zaman mesela bir problemi yaratabilir. İşte sitenin yavaşlamasına sebep olabilir ve bu yüzden dolayı firma sizden şikayet eder, bilmem bir şeyler olur. O yüzden dolayı ne yapmanız gerekiyor? Sizin olabildiğince bunları da düşünerek buna göre bir yapı yapmanız gerekiyor. Ya da 8 taneden sonra tasarım bozuluyordur, bir şey oluyordur. O yüzden dolayı bizim burada muhakkak bir sıralama, bir filtreleme işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle gelip bakacak olursak bizim burada normalde kaç tane kaydımız var? Normalde 11 tane kaydımız var. Pardon. Şöyle yapalım. Şunu şuradan silelim. Burada zaten göstermeyecek. 8 diyor. Toplamda aslında 11 kayıt varmış. 8'ini gösteriyor bize. Biz şu an şuradaki şu Pagination şu aradan bir çıkartalım. Şöyle tekrar yapalım. Tekrar gelip söyleyelim. Bakalım şu an kaç tane kayıt varmış. Normalde yine görmüş olduğumuz gibi 15 tane 11 tane kayıt varmış. Biz bunlardan 3 tanesini ne yaptık? Bu sayede almamış olduk ve bu şekilde bunu halletmiş olduk. Burada isteğimizi yine aynı şekilde söylüyoruz. Herhangi bir sıkıntımız var mı sayfamızı yenilediğimizde? Bir sıkıntımız yok. Artık burada listeleme işlemini yapabiliriz. Hemen tekrar buraya geliyorum. Diğer taraflarda yapmış olduğum gibi şöyle bir tane parantez aç kapa yapacağım. Ve loading işlemi için şöyle bir parantez, daha sonra şöyle iki nokta, tekrar parantez, burada tasarım yapmaya çalışacağım. Öncelikle tekrar gelelim. Biz şöyle skeleton yapımızın içine home product nokta tsx diyelim, rafc diyelim ve bu product'ımızı, yani bu skeleton yapımızı, bunun ismini hatta değiştirelim biz, böyle olmasın yoksa karıştırırım ben de. Şöyle tekrar geleyim, home product skeleton diyelim biz buna, tsx rafc diyelim ve bu yapımızı yine burada çağıralım. Daha sonra bunun tasarımını ayarlarız zaten. Home product skeleton, evet, şöyle ekleyelim. Burada da şimdi eğer ki işlemlerin başarılıysa gözükmesi gereken tasarım yazarak şimdi devam edelim. Şimdi bunu kategoriler bölümünden yine aynı şekilde şu ilk tarafı kopyalayacağım aslında. Şöyle gelip yapıştırayım ve burada şu div'i kapatayım. Biz normalde kategoriler bölümünde ne demiştik? Shop by kategori demiştik. Yine aynı şekilde burada shop by product diyerek bunu ne yapıyoruz? Aynısı yapıyı bozmadan devam ediyor. Şimdi bunun aşağısına birazcık yapımızı değiştireceğiz. Hemen şuraya tekrar eden bir div yazıyorum. Class name diyeceğim. Grid diyeceğim. Grid calls 2 diyelim. mdd grid calls 3 diyelim. Ve lg'de grid calls 4 diyelim. Aslına bakarsanız şuna da 1 diyelim. Mobildeyken bir tane gözüksün. MD'deyken 3 tane gözüksün ya da 2 tane gözüksün. 3 tane gözüksün. LG'de de 4 tane gözüksün şeklinde yazalım. Ve gap 5 diyelim. Margin top 8. Margin bottom 8 şeklinde tanımlayalım. Şimdi biz burada artık product'larımızı yine ne yapacağız? Döndüreceğiz şu şekilde. Product.map daha sonra parantez parantez product şöyle ve tekrar parantez. Evet. Şimdi bunun için de ben şöyle yapmak istiyorum. Yani bunun içinde çağıracağım şeyin içinde modal olacak. Ondan sonra image'ler olacak. Yani birden fazla bazı ürünlerin resimleri var. Onun dışında işte add to cart sepet ekleme işlemi olacak. Bunları olabildiğince parçalamamız gerekiyor. O yüzden tekrar geliyorum buraya. Yeni bir tane şey oluşturacağım. Diyeceğim ki ismine product item nokta tsx rafc diyelim. Bu arkadaşın bir tane props'unun olması gerekiyor. Hemen şöyle diyeceğim ki interface product item props ve ben sana product göndereceğim. Bunun tipi product. Bir tane değer gelecek mantıken sana. Sen bu gelen değerin product, evet, şöyle tipini de söyleyelim, item props'tan geldiğini. Tamam. Ne yapacaksın? Sen bana bunu döndüreceksin. Tekrar buraya geliyorum. Bir tane diyeceğim ki product item, şöyle kapatalım. Key değeri verelim. Öncelikle product'tan gelen ID ve tekrar gelelim. Product'tan gelen attributes diyebiliriz aslında. Yok, pardon. Zaten buradaki direkt product gönderiyoruz. Bunun için de ne yapacağız yine aynı şekilde söyleyeceğiz. Şöyle yapalım. Şuna da bir tane işaret koyalım ya da hatta şunu da yapabiliriz. Virgül index diyelim biz buraya. Hatta bunu da direkt index verebiliriz. Hiç karıştırmayalım.
Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi 8 tane zaten liste filtreleme vardı. Normalde 11 üründen 8 tane filtreleme vardı. O yüzden 8 tane bana product item yazdı. Şimdi benim buraya yapacağım tasarımla birlikte ne yapabilirim? Burada ürünlerimi gösterebilirim. Şimdi hemen şöyle tekrar geliyorum. Burada diyelim ki class name, burada bir grup eklemek istiyorum. Öncelikle padding 2, mdd padding 4, lg'de padding 6 şeklinde bir şey yazacağım. Flex call, item center, justify center, başka gap 4, border 1, bg 1, rounded xlarge diyelim. Hover özelliğine shadow. Evet, bu aslına bakarsanız sadece şeyde gözükecek. Burada karanlık modda pek fazla gözükmüyor açıkçası. Shadow 50 diyelim ve LG diyelim. Translation all diyeceğim. Yavaş bir geçiş olsun ve üzerine geldiğimiz zaman kursor pointer olsun ve bir de duration ekleyerek animasyonumuzu daha da yavaşlatabiliriz. Şöyle baktığımız zaman bakın, şu an tabi şurada pek belli olmuyor. Light'ı alalım. Bakın şöyle görmüş olduğumuz gibi yavaş bir şekilde neler geliyor? Efektlerimiz geliyor. Bunu aslında dark mod için birazcık daha değiştirebiliriz duruma göre ama bence gerek yok. Light modda sadece olması yeterli. Daha sonra ben buraya öncelikle product image diye bir bölüm oluşturacağım. Şu anlık böyle kalsın. Bunu daha sonra yaparım. Şimdi diğer bölümlerimiz aynı şekilde devam edelim. Buraya gelip diyelim ki bir tane H2 diyelim ve class name diyelim. Font'un bold olsun ve text'in LG olsun diyelim. Ve bunun içine de şöyle product'tan gelen, attribute'den gelen name alanını yazacağız. Bakalım ne oldu. Şöyle görmüş olduğumuz gibi bunları yaz. Güzel. Sonra tekrar altına gelelim, bir tane div oluşturalım ve bu div'e de diyelim ki class name flex gap 3 diyelim. Tekrar geliyorum buraya, bir süslü parantez. Product'tan gelen attribute'ün içindeki selling price eğer ki varsa, o zaman sen bana şunu yapacaksın. Bir tane H2 açalım şöyle ve dolar işareti, product'tan gelen attribute'ün içindeki selling price. Bunu gel H2'nin içinde yaz. Ama eğer ki ya, bu sadece ne için yazıyoruz biz bunu? İndirimli fiyat varsa yoksa diye onun için yazıyoruz. Onun dışında tekrar buraya yeniden geliyorum. Diyeceğim ki H2 class name diyelim şöyle. Evet. Şöyle diyelim ki class name, yine aynı şekilde product'ın içindeki attribute'ün içindeki eee evet, attribute'un içindeki selling price eğer ki yine varsa, o zaman sen bana bu arkadaşın üstünü çizili bir şekilde ver. Line stroke olması lazım. Şöyle bakalım, evet. Ve text'i de gray bilmem bir şey olsun. Şöyle 500 diyelim mesela. Ve bunun içine de ve ekstradan şöyle diyeceğiz ki product'ın attribute'un içindeki MRP fiyatı şeklinde söyleyeceğim. Şu an bakmış olduğumuzda bakın 500 dolar, 200 dolar, 250 dolar, 500 dolar indirimli fiyatları ne yaptık? Hepsini bu şekilde halletmiş olduk. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi ben buranın aşağısına iki tane buton eklemek istiyorum. Bir tanesi detail butonu, bir tanesi de add to cart butonu. Add to cart'a tıkladığım zaman bir modal açılacak. Açılan modalda işlemlerimi yapacağım. Ya da detay sayfasına tıklayarak ne detay sayfasında aynı işlemleri yapabilmem gerekiyor. Onun için tekrar geliyorum buraya. Şöyle bir bakalım. Nerede o arkadaş? Kullanacağım şeyin ismi diyalog olması gerekiyor. Evet, şu diyaloğu aynı şekilde gelelim. Bunlara şu şekilde bir kütüphaneleri var. Bunları şöyle alayım, yukarı yapıştırayım. Ve örnek bir tane boş şu arkadaşı alıp buranın içine ekleyelim.
Bu divin bittiği yere herhalde şuraya eklersem bana sorun olmayacaktır. Şöyle gelip tasarımımıza bakalım. Evet, Open'a bastığımızda şu şekilde bir sayfa geliyor. Şimdi hemen ben bu arkadaşa öncelikle şöyle tekrar bir div ekleyelim. Şöyle. Bu div'i neden ekliyorum? Çünkü ben buraya bir de buton ekleyeceğim. Şöyle class name flex row diyeceğim. Ve gap 4 diyeceğim. Şimdi butonun bir tanesini buraya ekleyeceğim. Diğerini de diyaloğun dışına ekleyeceğim. Bu ekleyeceğim buton da benim detay sayfama gidecek. O yüzden dolayı biz burada direkt butonumuzu ne yaptık? Söyledik. Hemen hatta bunu ekleyelim. Diyelim ki shield içine bir tane link ekleyeceğim. Detail diyelim ve şuraya da tekrar gelelim. Href diyelim. Evet, gideceğin sayfa tam olarak product. Bunları daha sonra oluşturacağız zaten. Şimdiden şeylerini söyleyelim. Products'ın içindeki attributes'un içindeki Slack sayfasına gideceksin şeklinde söyleyelim. Evet, detail sayfalarımız bu şekilde oluştu. Şimdi aynı şekilde buraya bir tane daha buton ekleyeceğim. Bu eklemiş olduğum butonu da Add to Cart için kullanacağımız buton zaten. Hemen şöyle tekrar geliyorum buton. Bunun varyantını kırmızı yapalım ki diğerlerinden farklı olarak zaten gözüksün. Evet, kırmızı şu arkadaş. Ve bunun içinde de Add to Cart yazsın. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu da tamam. Şimdi ben bu arkadaşın şöyle tekrar content'in içine tekrar geliyorum. Şunları silelim. İçinde sadece bir tek description ve şey bölümü kalsın. Content'e tekrar gelelim. Diyelim ki class name bg1 ve smd max ve 900 piksellik bir genişlik istiyorum. Evet, şu arkadaşı birazcık görmüş olduğumuz gibi genişlet. Evet, detail sayfamıza tıkladığımızda buraya gidiyor. Add to Cart'a bastığımız zaman bu şekilde geliyor. Tabii ki biz bunun içinde bunu kullanmayacağız. Hatta bu description'ı silebiliriz. İhtiyacımız yok. Tekrar gelelim buraya. Yeniden bir tane product modal diyelim. Modal.tsx diyelim. Rahatça diyelim. Ve bu product modalımızda tekrar gelelim. Burada halledelim. Şöyle tekrar geliyorum. Evet, product modal ve bu arkadaşa da yine aynı şekilde benim bir interface girmem gerekiyor. Şu item'dan aynısını kopyalayabilirim aslında. Evet, şöyle. Product. Burada da yine aynı şekilde ne almak istiyorsan bir tane örnek olarak mesela çalışıp çalışmadığını test edebilmek için product nokta ID diyelim, sadece yeterli zaten, sorun olmayacaktır. Tekrar buraya gelelim. Burada product modal product ve product şeklinde söyleyelim. Burada da şu product'ın kütüphanesini yüklemedik. Daha önce herhalde ondan gelmedi. Bunu da aynı şekilde ekleyelim. Evet. Şimdi tekrar baktığımızda add to cart diyelim. 15. ürünmüş, 17. ürünmüş. Ne yaptık? Bunları da bu şekilde yaptık. Buraya kadar tamam. Daha sonra bu add to cart'ların içlerini zaten dolduracağız. Açıklamalarımızı gireceğiz. Fiyatlarımızı, resimlerimizi yine göstereceğiz. Hatta bir sepet ekleme için alanlarımızı da aynı şekilde yapacağız. Şimdi bunu ne yaptık? Yolunu oluşturduk. Şimdi gelin buradaki resimler alanını hemen oluşturalım. Resimler alanı için tekrar geliyorum buraya. Product Images nokta tsx rafçe diyelim ve yine aynı şekilde gönderelim. Şimdi resimlerimi şöyle yapacağım hemen. Tekrar yine aynı şekilde buraya bir interface gireceğim. Diyeceğim ki product image prop images istiyorum ben. Bu sefer bu da bana product'tan gelecek ve product'ın sadece içindeki images'tan gelecek. Bu şekilde söylüyorum. Şöyle tekrar bakalım, aslında attribute'un içindeki şöyle bakalım, gerek yok. Tamam, images, biz bunu images şeklinde yazalım. Gönderirken bu şekilde göndeririz zaten. Problem yok. Tekrar buraya yeniden geliyorum. Süslü parantez product image prop ve buraya images'ımı ekliyorum. Bunları ekledikten sonra şöyle tekrar bakalım hemen. Diğer tarafta neredeydi burası? İtem kısmı. Evet, burada tekrar resimlerimizi göndermemiz gerekiyor. Product images
Burada images özelliğimiz var. Images özelliğimizde direkt dediğimiz gibi diğer tarafta images dediğimiz için burada direkt göndereceğiz. Diyeceğiz ki product'ın içindeki attribute'ün içindeki images alanından bu şekilde sana sadece resim gönderiyorum. Başka bir şey göndermiyorum şeklinde tanımlamış olacağız. Şimdi ben bu tarafta yine bir karosel kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı tekrar şöyle şuraya gelelim. Buradaki karoselimi bulalım. Karoselimizin şöyle kütüphanelerini vesaire bulayım. Bunları şöyle yapıştırayım. Evet, yanlış yer, pardon. Kapatayım bunu, bir daha buraya şey yapmayalım. Evet, şöyle tekrar geldim, bunu yapıştırdım. Daha sonra bana boş şöyle bir tane karosel bulayım. Şunu aynı şekilde gelip söyleyelim. Tamam. Şöyle bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunlar geldi. Şimdi burada yine bir resim döngüsüne zaten gireceğiz. Yine karoselimizin şu özelliklerinden faydalanalım burada da. Şöyle aşağı doğru geleyim. Otomatik oynatma, işte ne bileyim. Şu, evet, otomatik oynatma, şu mesela, şunu şöyle gelip alalım. Bir de bittikten sonra başa sarma gibi özellikleri var. Onları da buraya mesela ekleyelim. Şöyle tekrar geliyorum. Evet, yukarıda neredeydi? Evet, şu loop'u da aynı şekilde gelip buraya ekliyorum. Burada da olsun bunlar. Ee, Autoplay'in kütüphanesi var sanırım. Onu eklemedim. Hemen şöyle tekrar onu da bulalım. Bu değil, şu. Evet, bunu da şöyle yukarı ekliyorum. Evet, geldi, bir sıkıntı yok şu an için. Şimdi hemen burada yine aynı şekilde images'ımızı, burada images dedik. Bu images'i burada döndüreceğiz. Tekrar süslü parantez images parantez data parantez map olması gerekiyor. Neden data yazdık? Çünkü attribute'ün içine şeye kadar girdik biz burada. Bakalım nereye kadar girdik? Images'a kadar girdik. Burada images'tan sonra tekrar bir data var. Datanın içindeki map'i döndürüyoruz. Yani bunun için tekrar API'mize bakacak olursak tam olarak şöyle. Biz buraya kadar verdik. Bunun içinde de buraya girdik. Ve buradan tekrar yeniden bunun içine girmeye çalışıyoruz. Burada tekrar diyeceğim ki ismi image olsun ve index tipinde olsun. Index ekleyelim yani, daha doğrusu. Tekrar geliyorum, şöyle bir parantez. Bunun içinde de ne döndürmek istiyorsam söylüyorum. Yine carousel item diyerek tabii ki döndüreceğiz. Bu item'ın içinde de benim resimlerim olacak. Ben resmimi direkt şu şekilde gelip kopyalayacağım. Daha önceden hazırladım zaten. Yine diyeceğim ki image'in içindeki attributes ve URL diyeceğim. Şöyle bir de class name yazacağım. Rounded içi 3x large, üzerine scale 95 olsun. Üzerine geldiğimiz zaman 100 olsun. Birazcık şöyle büyüme efekti olsun. Duration'lı ve yavaş bir geçiş efekti. Group hover olduğunu söyleyerek de bunu bu şekilde tanımlayacağım. Image'in bir de next image diye bir kütüphanesi olması gerekiyor. Bunu da yazarsam sanırım hata olmadan gözükecektir. Evet, güzel. Bakın şöyle geldiğimiz zaman ufaktan bir büyüme var. Onun dışında burada slider'ımız var. Güzel bir şekilde çalışıyor. Ama bakın şu aralarda birazcık böyle bir şeyler var. Görmüş olduğumuz gibi. Şimdi bizim bu arkadaşları öncelikle bir hizaya sokmamız gerekiyor. Tekrar buraya geliyorum. Class name left 0, yine aynı şekilde class name right 0 diyerek bunların üzerine ekledik. Güzel, ama şöyle bir sıkıntımız var bu sefer. Şimdi normalde tamam, burada birden fazla kayıt var ama burada görmüş olduğumuz gibi kayıt yok. O zaman bu arkadaşın ne olması gerekiyor mantıken? Yani bu okların gözükmemesi gerekiyor. Bunun için şöyle yukarı doğru tekrar çıkıyorum. Return'un burada yeni bir tane fonksiyon tanımlayacağız. Ve diyeceğiz ki arkadaşım const has multiple images diyelim, eşittir sana gelen images'ın içindeki datada length'i eğer ki birden küçükse, o zaman ne yapacağız, biz bunu göster ya da gösterme diyerek kullanacağız. Buraya tekrar geliyorum. Tekrar süslü parantez şunu yazdım ve burada da süslü parantezimi kapattım. Yine aynısından diğer tarafta da yapıyorum. Şöyle. Evet. Evet. Görmüş olduğumuz gibi bunlar da gizlendi ve sadece bunda var. Bu şekilde bunu da yapmış olduk. Şimdi artık geriye ne kaldı? Buradaki Add to Cart'a bastığımız zaman açılan sayfa kaldı. Buranın skeleton yapısı kaldı. Şimdi aynı şekilde onlarla da devam edelim. Evet, product model'ımızı yaparak devam edelim. Add to Cart dediğiniz zaman şimdi burada aynı şekilde açılacak sayfa ile ilgili ayarlarımızı yapalım.
Hemen şu şekilde geliyorum. Bunlarla pek fazla işim yok artık. Product modalımı şöyle tekrar geleyim bulayım. İçine doldurmaya başlayalım. Hemen bu arkadaşa bir class name b'de full diyelim. Ve daha sonra bunun içinde bir grid yapısı kullanacağım yine. Tekrar gelelim. Yarısında resmim olacak. Yarısında da açıklama gibi verilerim olacak. Grid. Daha sonra grid call 1 diyelim. md'de grid call 2 olsun. Padding 7, background 1 ve gap 5 diyelim. Daha sonra tekrar gelelim. Buraya ilk olarak ilk gridimde benim product images'im olsun. Yine diğer tarafta vermiş olduğum gibi product'ın içindeki attribute'ün içindeki images diyerek bu değerleri aynı şekilde göndereyim. Hemen şöyle bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi geldi. Şimdi gelelim artık ikinci div şeyimize. Tekrar geliyorum. Buraya yeni bir div. Class name. Yine flex call gap 3 diyeceğim. Bir tane h2 ekleyelim. Class name yine aynı şekilde text 3x large. Font semibold. Evet, şöyle text 1 diyelim. Ve burada da product'ımızın ismini yazalım yine aynı şekilde. Diyelim ki product nokta attribute nokta name şeklinde yazalım. Tekrar bir de bunun altına bir kategorilerini de yine aynı şekilde yazmak istiyorum. Şundan bir tane daha kopyalayalım. Şöyle yapalım. Class name bu text 3x large değil. Text LG olsun. Bunu çok fazla kullanmadığımız için şöyle sadece yazalım. Text my color olsun. Dark'ta da text my color 5 yazalım. Bunu tabii ki değiştirebiliriz. Bu arada şey yapabiliriz, yani bunu da aynı şekilde bir class'a çevirebiliriz. Şunların yanına aslında soru işareti eklesek daha güzel olacak. O yüzden dolayı şöyle ekleyelim hepsine teker teker. Burada yine attributes kategorinin içinde yine name kategorinin içinde attributes varmış sanırım. Tekrar name diyerek aynı şekilde yazalım. Evet, gelmedi. Kategorinin içinde ee, şöyle API'mize bakalım. Nerede? Kategorinin içinde data varmış. Datanın içindeymiş attributes. Yine aynı şekilde öyle söyleyelim. Tekrar şuraya geleyim. Data slash attributes. Böyle yaparsam sanırım gelecektir. Evet, bunu da buraya yazdırdık. Onun dışında buraya bir description alanı hemen yapalım tekrar. Şöyle tekrar boşluk. Buraya bir tane P açayım. Class name vesaire bir şey yazmayacağım. Duruma göre bir önce bir bakayım. Daha sonra gerekirse bir class name yazarız buraya da. Description diyelim. Evet, bunlar da buraya geldi. Güzel gibi. Şimdi bunun altına hemen şöyle yeniden bir tane daha div açalım. Bu divimizde de fiyatlarımızı vesaire söyleyelim. Hatta bu fiyatlar aslında biz direkt product item'dan aynısını kopyalayabiliriz sanırım. Şuradaki şu flex'in aynısını geleyim alayım. Şuraya kopyalayayım ve buraya yapıştıralım. Şöyle tekrar yeniden bir bakalım. Evet, şu şekilde gözüktü. Birazcık bu arkadaşların tabii ki boyutlarını vesaire burada fiyat alanını belirtecek şekilde değiştirebiliriz aslında. Şöyle tekrar bakalım. Şuna sadece birazcık class name ekleyelim. Diyelim ki fontun bold olsun. Bu orijinal fiyatı sonuçta. Text'in my color 3 olsun. Ve text'in boyutu 3x large olsun şeklinde yazalım. Böyle daha güzel durdu. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi bizim normalde şu arkadaşı buradan silelim. Bunun altına benim bir de bütün sayfalarda, yani birden fazla yerde kullanabileceğim bir şey yazalım. Şimdi normalde ben adetleri seçeceğim ve aynı zamanda add to cart diyeceğim. Şimdi ben bunu aynı zamanda bu sayfada kullanabilirim ve aynı zamanda detail'e bastığım zaman açılan sayfada kullanabilirim. Bunu hesaplayarak yine aynı şekilde buraya bir tane form oluşturalım. Tekrar geleyim, o yüzden buraya product form.tsx diyelim, rafc diyelim. Bunun içine de şöyle iki tane şey ekleyeceğim. Diyeceğim ki interface product form içinde bir product değeri olacak. Yine aynı şekilde product bir tane
olacak. Tekrar virgül ekleyelim. Bir de btn visible diye bir seçenek ekleyeceğim. Bunu neden ekliyorum? Ondan da şöyle kısaca bahsedeyim. Buna boolean yapısında olduğunu söyleyeceğim ve zorunlu olmasın. Bunu neden ekleyeceğim? Şundan dolayı ekleyeceğim. Normalde şimdi ben add details diye buraya yine aynı şekilde buton koyacağım. Bu buton buradayken tıkladığımız zaman detail sayfasında gözükmesi normal. Ama bu formu bir de gideceğim ne yapacağım? Detail bölümünde kullanacağım. Aynı şekilde orada da gözükmemesi gerekiyor. O yüzden dolayı direkt biz bu değeri de burada söylemiş olacağız. Şimdi aynı şekilde buton formumuzu oluşturalım. Tabi burada bir yandan da tasarımımızı aynı şekilde çağıralım ki görelim. Şöyle sanırım buranın altına aynı şekilde eklememiz gerekiyor. Şöyle tekrar gelelim bakalım. Product form. Evet, bu değil. Product form olanı. Evet. Burada zorunlu olmayan. Evet, diğer tarafta şunları yazmamışız. Hemen ekleyelim. Product form. Buraya tekrar geleyim. Product form. Evet, product için benim yine product'ımı burada gönderelim. Evet, yeri burası diyor. Burası tabii ki pek düzgün bir yer olmayacaktır. Şurası daha mantıklı olur. Tamam. Şimdi product formumuz için öncelikle ben yine ZooStand kullanarak bir tane şey oluşturmak istiyorum. Bunları normalde useState'ler vesaire de oluşturarak yapabilirim. Ama veri çekmediğim durumlarda, yani burada yapacağım işlemlerde direkt ZooStand kullanarak daha kolay bir yapı sağlayabilirim. Veri çekmem gereken durumlarda kullanmayı tercih etmediğimi daha önceden söylemiştim. Veri çekildiği zaman bazen loading'de çakışma sorunlar gibi şeyler oluyor. Benim de pek fazla hoşuma gitmiyor. Uğraşmak istemiyorum. Onun yerine Redux kullanmak daha çok işime geldiği için, o yüzden dolayı burada sadece form işlemlerinde ya da silent'ta çalışacak bir veri çekmem gerekmeyen işlemlerde bunları kullanmayı tercih ediyorum. Hemen tekrar geleceğim buraya. Use form diyerek bir tane şey oluşturacağım. Yine Zulstant'ın kütüphanesine ihtiyacımız var. Şunu yine aynı şekilde gelip yazalım. Onun dışında burada başka bir şey gerek yok. Kendimiz yazacağız. Interface diyelim. Product state, hatta form state diyelim. Buna biz daha sonra süslü parantez quantity'ye ihtiyacım var. Number, daha sonra selected color diyeceğim ve string yapıda olacak. Onun dışında selected size diyeceğim. String yapıda olacak. Hatta ben bunları daha önce de hazırlamıştım. Bir daha yanlış şey yazmayayım. Şöyle direkt kopyalayayım bunları. Selected color, selected size, arttırma ve azaltma. Daha sonra seçmiş olduğum değerleri set edebilmek için color'ları vesaire, daha doğrusu bunlarla set edeceğim. Bununla da olan değeri alıp kullanacağım. Ve aynı zamanda benim seçili olan değerimi resetlemem gerekiyor. Ben bundan buraya girdiğim zaman otomatik olarak bana ne yapması gerekiyor normalde? Buradaki değerlerin aynı olmaması gerekiyor. Yani ben bundan buna geçtiğim zaman bu değerlerin sıfırlanması için de resete ihtiyacım var. O yüzden dolayı bunu kullanacağım. Tekrar yine aynı şekilde şöyle gelip kopyalayayım. Use product form store diyeceğim ve yukarıdaki şu form state'imi yine aynı şekilde ekleyeceğim. Quantity'nin başlangıçta 1 olduğunu söyleyeceğim. Selected color ve selected size'ın başlangıçta null olduğunu, bu tetiklendiği zaman artı 1 olacağını, bu tetiklendiği zaman eksi 1 olacağını, başlangıç değerinin 1 olduğunu, yani daha doğrusu minimum değerinin 1 olduğunu ve 1'in aşağısına inmemesi için de max kullanıyoruz. Daha sonra set color diyorum ve selected color'la birlikte yine seçilen değeri buna set ediyorum. Aynı şekilde bu da reset'te de quantity'yi 1 yapıyorum, bunu 0 yapıyorum, bunu 0 yapıyorum, yani boşaltıyorum ve bu şekilde bunu kullanacağız. Hemen gelelim bizim form sayfamıza aynı şekilde bunları eklemeye. Şöyle tekrar geliyorum. Burada şöyle bunları tekrar yine aynı şekilde kopyalayacağım. Bunun içindeki tüm değerleri teker teker ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. Ve bunun kütüphanesini yine aynı şekilde yüklüyorum. Burada artık tüm hepsi burada. Artık tüm değerlerimiz burada. Bunu yine aynı şekilde use silent'la çalışması gerekiyor zaten. Hemen şöyle yazalım. Ve onun dışında başka ne yapmamız gerekiyor? Use effect diyeceğiz yine. Ve dediğim gibi benim bu değerleri başlangıçta her seferinde sıfırlamam gerekiyor. O yüzden dolayı buraya tekrar geliyorum. Reset'i çalıştırıyorum. Ve burada da
virgül product'ımızı her seferinde döndüreceğimizi söylüyoruz. Şimdi bizim burada kullanmış olduğumuz selected color ve set color gibi özelliklerimiz var. Aynı şekilde benim bunları diğer şeyler atayabilmem için şöyle yapalım. Bunları hizalayayım bu arada, şöyle olsun. Tekrar gelelim, const'lar yazalım. Diyelim ki const handle color change diyeceğim. Aşağıda şimdi yazacağım şeyde, açılır menüde ben bunları seçtikten sonra gönderilen değerle birlikte setlerimi çalıştıracağım. Diyeceğim ki set color, tekrar gelelim color, yine bunun aynısından bir tane daha ve tekrar geliyorum set size change diyelim. Ve buradaki ismi de size, yine aynı şekilde size set size diyerek değerleri atamak için bunu kullanacağım. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi ben buradaki şeyleri takip edebilmek için şu şekilde hepsine birer console.log yazacağım. Quantity, selected size ve selected color, bunları takip etmek için bunları yazacağım. Daha sonra bunları sileceğiz zaten. Hemen gelelim buradaki tasarım işimize. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Diyorum ki flex ve flex row. Şimdi yan yana iki tane select kullanacağım ben burada. Hemen şuradan şöyle gelelim. Bir tane select alalım. Şu şekilde açılır menü olacak ve bunun içinden değerlerimizi seçeceğiz. Şöyle sade bir select. Evet, şunu alalım. Şuraya yapıştıralım. Ve şu sade bir select'imizi gelip burada kullanalım. Bu sade select'imizin içinde şöyle tekrar bakalım. Burada bir boyut vesaire var. Bunun place olduğunda color yazsın. Ve burada döndürmem gereken değerler var. Şimdi select item'lardan bir tanesi dursun. Şu iki değeri silelim. Ve tekrar geleyim buraya. Diyelim ki product'ın içinden gelen, attribute'ün içinden gelen, soru işaretlerini de ekleyelim hatta bunlara. Attribute'ün içinden gelen, colors'un içinden gelen, data'nın içinden gelen map diyerek bunları döndüreceğim. Ve tekrar parantez parantez color ve şu şekilde yazacağım. Evet. Daha sonra şu select item'lardan bir tanesini aynı şekilde gelip yazalım. Ve burada bu değerleri söyleyelim. Value değerimiz bizim şöyle diyeceğim ki yukarıda yazmış olduğumuz color'un içindeki attribute'ün içindeki name şeklinde yazacak. Ve aynı şekilde burada gözükmesi istediğimiz değerde buranın aynısı olacak. Hemen şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Şunlardan şöyle birine geldiğimiz zaman bakın görmüş olduğumuz gibi bunları görebiliyoruz. Şimdi console.log yazmıştık zaten. Bunları da burada aynı zamanda takip edebilmemiz gerekiyor. Tabi biz burada şey yazmadık. Bunların değiştiği zaman yakalaması gerektiği ile ilgili bir şey yazmadık. Hemen şöyle tekrar gelelim. Burada select trigger, buranın şu on value change özelliğine geleceğiz. Yazacağız. Diyeceğiz ki handle color change. Bunu tekrar gelip bakın seçelim. Yellow'u seçtim. Bakın color yellow, quantity 1, size null. Yani color yellow, burada ben her değiştirdiğimde bunların hepsini zaten bana yazacak. Ben de aynı şekilde göreceğim. Şu an bunları da buradan bu şekilde takip edeceğim. Bunun aynısından bir tane daha gelip kopyalayayım. Ve kopyaladıktan sonra bu arkadaşın da içine aynı şekilde dolduralım. Ve burada colors yerine aynı şekilde sizes diyeceğiz. Ve ismini size olarak değiştirelim. Size. Evet. Bunu da burada aynı şekilde yaptık. Şurayı da değiştirelim. Size. Bunda kaç tane size vardı? Bir tane standart diye bir şey varmış. Mesela şuna girelim. Add to cart diyelim. Bunda bunlar varmış. Bunlar varmış. Bakın şu an bunun ikisi de görmüş olduğumuz gibi green 36 bu şekilde seçtik. Bak color green 36. Kapattım bunları. Tekrar bunlara geldim. Bakın bunları null'a çevirdi. Bu şekilde ben bunların değerlerini ne yapacağım? Tutacağım ve burada bu şekilde yakalayacağım. Onun dışında ben bunun aşağısına adet ekleme bölümü yapmak istiyorum. Tekrar bu divin içinde şuraya yapalım olmazsa. Tekrar gelelim. Bu değil. Şöyle bir yazayım. Evet, neden div yazamadık? Ha. Şöyle bir yazayım bakalım. Nereye geliyor bu yazı? Ona göre bir şey yapalım. Yanına geliyor. Burada pek güzel olmadı. Şöyle bir bakalım. Selected. Evet. Şöyle yapalım. Şuraya şuradan şundan geleyim. Ekleyeyim. Şu arkadaşı
Şurada gelip bitireyim. Buraya tekrar yeniden bir div açabilirim o zaman. Evet. Şöyle tekrar içine bir şey yazalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi burada. Tekrar geliyorum buraya. Class name flex row item center top 4 diyelim ve margin top 8 diyelim. Şimdi burada şu şekilde yapacağım hemen. Öncelikle bir tane buton ekleyeceğim. Evet, şu evet. Buraya hemen bir buton ekleyelim. Komponent buton ve bunun içine minus yani eksi ikonu ekleyeceğim. Bu arkadaşa disabled özelliğine diyeceğim ki eğer ki quantity'nin değeri 1 ise geriye gitmemesi gerekiyor. Ve on click özelliğine de benim şu şeyde yazmış olduğum nerede use formda yazmış olduğum bu değerleri arttırma ve eksiltme için aynı şekilde gelip yazacağım. Minus zaten eksi. O zaman decrement'ı buraya gelip yazacağız. Aynı şekilde şundan bir tane daha gelip kopyalayalım. Ve bunun arasına da bir tane H2 ekleyelim. Ve buraya da quantity'mizi yazalım. Quantity'mizi şurada disabled özelliği için böyle bir değere ihtiyacımız yok. Bunu buradan kaldırıyoruz. Bunun içine de yine aynı şekilde increment quantity yazıyorum. Ve burada da plus ikon diyelim ve bunu ekleyelim. Evet, artı ve eksilerimiz görmüş olduğumuz gibi çalışıyor. Biraz sanki boyutları büyük. Bu arada bunların değeri bakın burada aynı şekilde geliyor. Bastığım zaman 6 oldu. Bunları da burada yine aynı şekilde görüp yakalayabiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bunu arkadaşlarım birazcık değerlerini küçültelim. Şu butonun içine gireyim. Evet, nasıl açılıyordu burası? Direkt açılmadı. Tamam. Şuradan direkt komponentten geleyim, butonumu bulayım öncelikle. Komponent UI buton. Buraya tekrar geleyim. Size bölümüne XS diye yeni bir tane şey ekleyelim ve diyelim ki H6 V6 diyelim ve bu arkadaşı şöyle variant seçeneğine gelelim. Variant XS, evet, neden gelmedi? Pardon, variant değil burası. Size seçeneğinden seçeceğiz çünkü bunu size'a ekledik. Tekrar gelip diyeceğiz ki XS diyeceğiz. Evet, şu şekilde küçük bir buton oldu. Yine aynı şekilde diğer tarafa da şuna da aynısını ekleyelim. Evet, şöyle daha güzel oldu. Şimdi aynı şekilde ben burada bir de toplam fiyatı hesaplamak istiyorum. O yüzden şöyle yukarı doğru geleyim. Mantıken ne olması gerekiyor? Quantity ile product'ın fiyatının çarpılması gerekiyor. Hemen şurada tanımlamamızı yapalım. Diyelim ki const total price diyelim. Eşittir quantity çarpı, bunu bilerek parantez içine yazdım. Product attribute'ün içindeki selling price diyeceğim ve to fixed kullanacağız. Bana eğer ki küsuratlı bir şey olursa sadece virgülden sonra iki basamağı göstersin. Şundan bir tane daha gelip kopyalayalım. Total price'ımızı da bir yine test edelim aynı şekilde ve total price'ımızda buton bunun yanına yazabiliriz aslında. Şöyle tekrar gelelim. Buraya bir tane dolar işareti ve süslü parantez, bunun içine de total price diyelim. Evet, şöyle tekrar bakalım. Evet, bastıkça görmüş olduğumuz gibi fiyatlarımız artıyor. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Onun dışında bunun altına add to cart ve aynı zamanda bir de detail butonu ekleyeceğim. Şöyle yapalım. Yine şu div'in dışına tekrar çıkayım. Yeni bir tane daha div ekleyelim. Ve diyelim ki div class name yine flex row gap 2 mt 12 diyelim ya da 8 demişiz yukarıda. Yine aynı şekilde 8 diyelim. Buraya iki tane buton ekleyerek devam edeceğiz. Butonlarımızdan bir tanesinde add to cart yazsın ve bu arkadaşın yine diğer tarafta olduğu gibi varyantında kırmızı olduğunu söyleyelim. Bakalım nasıl durdu. Tamam. Bundan bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayalım. Bunun içine şöyle yapalım. Shield diyelim ve link ekleyeceğiz. Ben diğer tarafta bunu nasıl yapmışım? Bir de ona bakalım. Product item buradaydı sanırım. Evet, direkt şuradan aslında şu tasarımın aynısını gelip buraya kopyalayabilirim. Product modal nerede? Form. Evet.
Şöyle direkt gelip kopyalayalım. Linkin kütüphanesi varsa yükleyelim. Bu şekilde olsun. Gideceğimiz sayfa için bunu da ayarlamış olalım. Tabii bizim burada normalde bu link için bir de ne söylememiz gerekiyor? Yukarıda eklemiş olduğumuz bu buton visible özelliğimiz var. Yani diyeceğim ki ben şurada eğer ki buton visible'a herhangi bir değer girilmemişse mantıken true'dur. O yüzden dolayı buton visible eğer ki değeri true'ysa o zaman bana göster. Değilse gösterme şeklinde olacak. Şöyle bir bakalım. Evet, burada false'muş. Pardon, yanlış hatırlıyormuşum. O zaman use form nerede orası? Bunu nerede çağırdık? Product model. Evet, burada çağırdık. Tekrar geliyorum o zaman buraya. Buton visible özelliğine diyeceğiz ki true diyeceğiz. Evet, burada artık gözüküyor. False dediğim zaman gözükmeyecek. Bunu da ne yapacağız? Diğer tarafta kullanacağız ama burada zaten true olması gerekiyor. Ve bana burada bunu gösterecek. Evet, artık bu alanlarımızda tamam. Yapmamız gereken geriye ne kaldı? Add to Cart'a bastığımız zaman sepete ekleyeceğiz. Bunu daha sonra yapacağız zaten sayfalarımızın tasarım bittikten sonra. Detaylı sayfamızı yapacağız yine aynı şekilde. Buradaki de hemen hemen aynısını kullanacağız. Bir iki yeni bir şeyler falan ekleriz. Köşelere möşelere. Bu şekilde devam edelim şimdi. Evet, şimdi diğer taraflara yaptığımız gibi product'larımızda da bir skeleton yapısı yaparak devam edelim. Şimdi öncelikle product item'larım için bir skeleton yapacağım. Diğer taraflarda da yine aynı şekilde bu skeletonu ne yapacağım? Döndüreceğim sürekli. Bunun için hemen şöyle tekrar gelelim skeletonumuzun olduğu yere yeni bir klasör oluşturalım ve diyelim yeni bir dosya oluşturalım. İsmine de product item skeleton .tsx diyelim ve rafc diyelim. Şimdi burada benzer bir şekilde tasarım yapmaya çalışacağız. Bunun için product item'a şu şekilde bakacağız. Şu satırın aynısını geleceğim, kopyalayacağım ve burada benim ana divim olarak yine aynı şekilde bu duracak. Daha sonra ben buradaki bu arkadaş aynı zamanda şunu eklemek istiyorum. LG'de 450 piksel ol diyeceğim. Ve buraya da yine aynı şekilde LG'de 450 piksel ol diyeceğim. Böylelikle sabit bir boyut vereceğim ki LG ekranda en azından ne olacak otomatik olarak? Yüksekliğin içinde fazla hareket etmeden bir yapı oluşturmaya çalışacağım. Şimdi tekrar yine aynı şekilde bizim burada normalde şöyle bir bakalım nerede yapmıştık, bunu kategoride yapmıştık. Şunun ikisi de yine aynı şekilde ufaktan ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde gelip bunları alalım ve buraya başlık kısmına ekleyelim. Başlık kısmını ekledikten sonra daha doğrusu bunu bizim yanlış tarafta ekliyoruz. Biz bunu normalde nerede ekleyeceğiz? Şu home product skeleton diye yazdık. Oraya ekleyeceğiz. Bunun için de bunu döndüreceğiz. Şimdi bunun şöyle ufaktan bir bakalım. Burada bir resim alanımız var. Resim alanımız için bir tane skeleton oluşturalım. Hemen tekrar şöyle geliyorum. Skeleton diyeceğim ve class name diyelim. Ve diyelim ki bu arkadaş V'de full olsun. H'de 300 piksel olsun diyelim. Ve P 6 diyelim ve Sike color diyelim. Tekrar geliyorum product item'ıma şöyle bir bakıyorum. Bakın şurada yine aynı şekilde bir divim var. Bu divi de yine aynı şekilde alayım, kapatayım. Bunun içinde kendime göre doldurmaya çalışayım. Tekrar bu skeletondan bir tane daha gelip alacağım. Buna V full dediğim zaman bazen sıkıntı yaratabiliyor. Şöyle yapalım biz buna. V36 diyelim ve H şöyle diyelim ki H36 padding'e vesaire ihtiyacımız yok. Bu şekilde olsun. Bundan bir tane daha kopyalayayım. Bir tanesi isim için, bir tanesi de fiyat için olsun şeklinde tanımlayalım. Şimdi biz Home Product skeletonumuzu da yavaştan yapalım ki tasarımımız nasıl gözüküyor bir görelim. Bunun için şu kategorideki şu alanın aslında tamamını gelip kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Ama buradaki şu grid yapımız tabii ki birazcık farklı. Bu grid yapısını da kendimize göre değiştirmemiz gerekiyor tabii ki. Şimdi buradaki normalde kullanmış olduğum grid benim normalde neredeydi? Ana sayfada ne yazmıştık biz buraya? Product list yazmıştık. Bu product listimdeki şu grid yapısını aynı şekilde alayım ve burayla değiştireyim. Hemen hemen aynısı olsun istiyoruz sonuçta. Ve burada array'de ben artık skeleton değil bir tane product item skeletonu aynı şekilde döndürmem gerekiyor. Key özelliğine de yine indeksi verelim. Bize sürekli hata vermesin.
Şimdi tekrar şöyle sayfamı yeniliyorum. Şöyle ufaktan bir bakalım. Bir yerde Skeleton'un şeyini yüklememişim sanırım. Şu olabilir sanırım. Şöyle tekrar gelip bakalım. Evet, şöyle tekrar sayfamı yeniliyorum. Bakın, görmüş olduğumuz gibi şöyle bir şeyler oldu. Bu tasarımı hemen birazcık daha tabii ki düzenlememiz gerekiyor. Burada şimdi nasıl yapalım? Burada flex cap demişiz. Flex call dersem, evet. Şöyle tekrar gelip bakarsam gibi bir şeyler oldu. Şu H36'lar biraz fazla. Bunlara H5 diyelim. Tekrar şöyle bakalım. Evet, güzel. Şimdi aynı şekilde butonlarımız için de bir tane alana ihtiyacımız var. Bunlar da yan yana olacağı için yine aynısını gelip yazalım ama bu sefer de row diyelim bunlara. Tekrar şöyle gelip bakalım nasıl bir şey oldu. Güzel gibi, birazcık sadece oynayalım. Bunları 24 yapalım. Bunu da 24 yapalım. Şunların boyutu da birazcık daha fazla büyük olsun. Şöyle tekrar gelip tanımlayalım. Evet, skeletonlarımız da güzel bir şekilde bu şekilde yapmış olduk. Artık diğer sayfalarımızı aynı şekilde yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi projelerimizin detay sayfasını yaparak devam edeceğiz. Şimdi detayıyla bastığımız zaman buradaki slug'a göre gideceğini söylemiştik. Mesela Star Shoes'a gidecekmiş, Electric One'a gidecekmiş, Home One'a gidecekmiş. Şöyle bir tanesine tıklayayım ve bunun üzerinde çalışalım. Şimdi şuranın sabit olduğunu görüyoruz. Burayı hemen rotalarımıza tekrar gelelim. Product şeklinde oluşturalım. Şimdi buradaki bu arkadaş sürekli değişecek. Bunun için Next.js'in özelliklerinden birisi olan dinamik dosya yapısını kullanacağız. Yani ben buraya bir köşeli parantez açıyorum ve bunun içine istediğim herhangi bir şey yazıyorum. Ben buraya Slack diyeceğim. Başka bir şey de diyebilirsiniz. Problem değil. Ama buradaki isim önemli. Nerede önemli, şimdi onu da göstereceğim. Hemen Slack diyorum. Daha sonra bunun içine bir tane page.tsx diyorum. Rafc diyorum. Product detail page diyelim. Daha sonra tekrar geleyim, buraya bir interface diyelim ve product detail page prop ve buraya parametreden bir şey alacağımı söylüyorum. Bunun için params kullanmamız gerekiyor. Burada dosyamın ismi her neyse onu yazmak zorundayım. Burada küçük harfle Slack yazdım. Ben şu an deneme amaçlı göstermek için Slack yazacağım. Baş harfi büyük ve buna string diyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Burada bu arkadaşları tanımlayacağım ve Slack diyeceğim, params diyeceğim. Sonra tekrar buraya geleceğim. Bir tane üstü parantez params nokta, burada yazdığı gibi Slack yazdım. Bakın, şu an sayfamda görmüş olduğumuz gibi herhangi bir şey yok. Buradaki benim dosya ismim neyse onu yazmak zorundayım. Buraya küçük s ve burayı da küçük s, aynı şekilde gelip düzelttiğim zaman görmüş olduğumuz gibi burayı artık yakalayabiliyoruz. Burayı yakalayabildikten sonra artık filtre seçeneğimizi kullanarak bir sorgu işlemi yapabiliriz ve ürünümüzü detayını getirebiliriz. Şöyle hemen ben daha önceden hazırlamıştım. API Products Filter Slug içinde bir arama yapıyorum ve diyorum ki slug'ın içindeki eşittir ifadesini kullanmak istiyorum ve burada ürünümün ismini yazıp populate diyerek aramasını yapabiliyorum. Ve bu şekilde yaptığımda görmüş olduğumuz gibi slug'ın da shoes one yazıyor ve bana bu geldi. Yani URL'imiz tam olarak bu. Şimdi diğer projelerimizde yazmış olduğumuz gibi aynı şekilde const, use effect, verileri çekme, onların aynısını şu şekilde gelip kopyalayacağım. Ve use effect diyelim. Daha sonra get products'ı yükleyelim. Şuradaki şu arkadaşların isimlerini ben product detail olarak değiştirdim. Set product detail diyeceğim ve bu şekilde kullanacağım. İsimlerinde isterseniz bir değişiklik yapmadan tabii ki kullanabilirsiniz. Ama ben kodum birazcık düzenli olsun istediğim için ne yapıyorum? Bunları düzelterek gidiyorum. Ve diyorum ki parametrenin içindeki slug'a göre bana eriş. Bana burada bu verileri ver. Hemen deneyelim mesela. ID diyelim. Burada params ID dedim, pardon, yanlış oldu. Döngü oluşturmam lazım öncelikle. Döngü oluşturduktan sonra tekrar buna bakacağız. Ve burada use effect vesaire kullandığım için yukarı use silent yazmam gerekiyor. Onun dışında yüklemeyi unuttum. Belki use state olabilir. Şöyle yükleyelim. Tekrar şöyle gelip bir projemize bakalım. Bir hatamız var mı? Şu an için yok. Şimdi hemen burada tasarımımızı yapmaya başlayalım. Hemen şöyle şuraya geliyorum. Buraya diyeceğim ki öncelikle mt10 ve container yapısı kullanacağımı söylüyorum. Daha sonra burada bir döngü oluşturacağım ama döngü oluşturmadan önce şöyle yapalım biz. Buraya tekrar yeniden geleyim. Şundan bir tane aç kapat yazayım. Yine loading sayfası yapmak istiyorum ve
Tekrar şöyle bir süslü parantez. Durum eğer loading ise bana şunun içini getir, değilse bunun içini getir şeklinde söyleyeceğim. Ve bunun içini buraya taşıyacağım. Ee, Şuraya herhangi bir şey girmediğimiz için hata alıyoruz. Hemen buraya tekrar komponent bölümüne geleyim. Skeleton bölümüne. Diyelim ki new file product detail skeleton .tsx diyelim, rafc diyelim. Sonra aynı şekilde gelelim, bu arkadaşı buraya ekleyelim. Buradaki hatamız da şu an için geçsin. Evet, şimdi burada tasarımımızı yapmaya başlayabiliriz. Hemen şöyle tekrar geleyim, şu arkadaşı şöyle bir küçülteyim. Sonra burada mt on container vesaire dedik. Şimdi burada döngümüzü çalıştırmaya başlayalım hemen. Diyelim ki product detail nokta map ve parantez parantez product diyeceğim. Daha sonra şöyle döngümü burada başlatıyorum. Şimdi ben bu sayfamı ikiye böleceğim. O yüzden dolayı şöyle tekrar bir div ve div şeklinde yazalım. Ve burada hemen diyelim ki div k şöyle yapalım. Virgül index ya da product id de diyebiliriz. Aslında biz buraya indeksimizi verelim. Onun dışında buraya bir class name ekleyeceğim. Grid calls 1 ve mdd grid calls 2 diyerek sayfamı ikiye böldüğüm için bu şekilde kullanacağım ve gap 2 mt8 container ekledik ama bir daha ekleyelim. Şu şekilde olsun, duruma göre olmazsa değişiriz. Daha sonra şimdi ben burada görmüş olduğumuz gibi ne yaptık? Dedik ki grid dedik. O yüzden dolayı benim şöyle iki tane tasarımım olması gerekiyor mantıken. Burası call span 1 olacak ve buraya product nerede o arkadaş, gelmedi mi? Devamlı yazalım. Product images diyelim ve buraya ilk calls'unda bunları söyleyelim. Ve images değerini hemen dolduralım. Product nokta attributes nokta images diyelim. Şöyle bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi resimlerimiz buraya geldi. Şimdi gelelim diğer tarafına. Diğer yanında aslında biz modala çok fazla benziyor. O yüzden şöyle modalıma tekrar gelip bakacağım. Modalımdan kopyalayacağım. Product'ımıza şöyle gelelim. Modal. Evet. Burada şöyle bir bakalım. Şimdi burası images bölümü. Burada bir text, 3 large vesaire bir şeyler var. Şuradaki şu arkadaşı direkt şunu gelip kopyalayalım. Biz her ihtimale karşılık buradaki bu arkadaşı da bir divin içine kopyalayalım. Ne olur ne olmaz şöyle. Evet, şöyle direkt yapıştıralım. Product formu yüklememiz gerekiyor. Başka yüklememiz gereken sanırım bir şey yoktur. Evet, tekrar şu şekilde baktığımızda görmüş olduğumuz gibi tasarımımız vesaire her şeyimiz hazır. Şimdi mantıken buradaki detail sayfasının gelmemesi gerekiyor. Burada o yüzden buna hold diyeceğim ve bunu da ortadan kaldıracağım. Geriye kalan her şeyimiz çalışıyor. Bunlar vesaire de çalışıyor. Artık burada zaten yapacağım pek bir şey kalmadı. Bununla ilgili hemen bir skeleton sayfası tasarımını yaparak gidelim. Tekrar geleyim page ve bunların ikisini açalım ve birbirine bakarak bir skeleton yapısı oluşturalım. Şimdi şöyle yapalım. Page sayfamızda şöyle bir inceleyelim. Ne var? Mesela sayfamızı ikiye böldük ve yukarıda bir mt10 container ile başlıyor. O zaman ben de yine aynı şekilde mt10 container ile başlayayım. Evet. Sonra tekrar gelelim. Burada bir döngümüz var ve burada bir görmüş olduğumuz gibi bir container yapısı var hemen. Yine aynı şekilde bunu alalım. Buradaki key'i kullanmayacağız tabii ki. Ve bu div, evet, şunu şöyle kaldıralım. Tamam. Şimdi ilk alanımızda bizim görmüş olduğumuz gibi resimlerimiz var. Şimdi karışıklık hiç olmasın diye şöyle yapacağım. O yüzden yine diğer tarafta yaptığım gibi div class name call span 1 diyelim bu alana. Tekrar şundan bir tane daha oluşturayım. Burası da diğer call span. Call span 1'in içine bir tane skeleton ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki class name'ine v de full, normalde h400 piksel olması gerekiyor sanırım. Ve LG'de h 600 piksel ve aynı zamanda bizim şu yazmış olduğumuz sike color'u kullanacağız.
Sayfamızı şöyle yenileyelim. Evet, color'umuz burada. Yani şeyimiz burada. Tamam. Güzel. Şimdi hemen gelelim diğer alanımızı aynı şekilde yapmaya. Şimdi diğer alanımızı yaparken teker teker yapacağız. İlk başta şu alanı yaparak başlayacağız. Sonra şurayı, burayı teker teker bunları alt alta ekleyeceğim. Şimdi hemen şöyle yapalım. Bir tane div ekleyelim ve buna diyelim ki class name şöyle yapalım. Şöyle şuraya bir daha bir bakayım. Burada başka ekleyeceğim bir şey yok. Tamam. Şu kol spanı vesaire hiç dokunmayalım. Buraya sadece diyelim ki flex ve flex kol ve gap 3 diyelim. Burada da yine aynı şekilde olması gerekiyor. Evet, şunun aynısını ne yaptık, yazdık. Hemen geliyorum. Buraya bir tane daha skeleton diyorum. Ve burada diyeceğim ki class name H6'ya V96 ve şu rengimizi yine ekliyoruz. Bakalım ne oldu? Evet, buraya görmüş olduğumuz gibi geldi. H6 sanki birazcık burada düşük kaldı. 12 diyelim. Tekrar bakalım. Evet. Şimdi aynısından gelelim. Bir tane daha oluşturalım hemen. Bu arkadaşın boyutu 6 olsun. Uzunluğu da 40 olsun. Ve tekrar bakalım. Gap 3 ile boşluğu da ayarlamış olduk. Tamam. Bir tane de şimdi description alanı için aynısından oluşturacağım. Bu arkadaş 56 olsun. V'de full olsun. Yine aynı şekilde olsun. Tekrar bakalım. Evet, burası da tamam. Şimdi burayı oluşturalım hemen. Bunun için yan yana iki tane şey kullanacağım için hemen şuraya tekrar bir tane daha div açalım. Yine class name flex ve gap 3 diyelim. Burada da şundan şöyle bir tane kopyalayayım. Uzunlukları birazcık kısa olsun, 20 diyelim. Bir tane daha kopyalayayım. Şöyle olsun. Tekrar bakalım olacak mı istediğimiz gibi. Birazcık daha sanki büyük olsa olabilir. Burası da 8'e 8 diyelim. Evet, şöyle bakalım tekrar. Tamam, oldu gibi neredeyse. Ufak tefek tabi, bakayım. Şu arkadaşın boyutu sanki birazcık fazla büyük. Bunu küçültürsek şöyle 48 falan yaparsam sanırım birazcık daha idare eder. Tamam. Şimdi şu alanları aynı şekilde oluşturalım. Yine yan yana şeyler ekleyeceğim. Şu flex'ten bir tane daha kopyalayayım ve buraya ekleyelim. Yan yana bunların boyutu ama yukarıdakilere göre birazcık daha uzun. O yüzden dolayı bunlara 40 diyelim. Yine 8 değil, bunlara göre boyutu da birazcık sanki büyük gibi. Az bir şey büyütelim, biz 10 diyelim. 10 diyelim. Tekrar şöyle bakalım. Bu da tamam. Burayı halledelim. Şimdi bir tane daha kopyalayayım. Uzun uzun yapmayacağım. Buraya sadece bir tane ve ona V40 bir alan ekleyeyim. Bu da bu şekilde olsun. Şöyle bakalım. Bu da tamam. Birazcık sanki gap 3 değil de buraya gap 8 falan desek, yukarıdan birazcık boşluk alsa olmadı. Gap 3 diyelim, tamam. MT 8 diyelim bir de. Tamam. Şimdi aynı şekilde benim butonumu da eklemem gerekiyor. Bundan bir tane daha kopyalayayım. Butonumun boyutu birazcık daha sanki büyük olmalı. 14 varmış. 14 diyelim, buna da bakalım. Gibi gibi işte. Bu buton biraz fazla büyük kaldı. 12 diyelim. Ve 40 buraya göre mantıken küçük olması gerekiyor. İşte bunları kendimize göre ayarlamamız gerekiyor işte, ya da sayfanın şeyine göre. Yine olmadı. Birazcık daha 24 diyelim. Şunun boyutunu da en iyisi 10 yapalım. Yine tekrar bakalım. Evet, ortalama bu şekilde. Birazcık daha tabi süslenerek püslenerek tam hizalı bir şekilde çıkartılabilir. Evet, aşağı yukarı benzedi zaten. Görmüş olduğumuz gibi sayfamızda çok bir hareket yok. Loading ekranımızda bu şekilde ne yaptık? Yapmış olduk. Bunu yaptığımıza göre artık şimdi bunun altına Recent bölümünü yaparak devam edelim. Evet, şimdi Recent Product bölümüyle devam edelim. Yani tavsiye edilen ürünler. Bunun için hemen şöyle geleyim, yeni bir komponent oluşturayım ve ismine Recent Product diyelim. Ve bu arkadaş product list'in aynısı olacak. Product list'in aynısına gelip kopyalıyorum ve ismini değiştiriyorum. Bunu neden şimdi burada çağırmadım da şey yaptık diye soracak olursanız, ben burada bir de karosel kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazıyorum. Karoselden kastım, şöyle tekrar gelelim, şu şekilde üçlü dörtlü bir yapım olsun. Yani önerilen ürünler burada kaymalı bir şekilde gözüksün istiyorum. O yüzden dolayı. Hemen şuradaki aynı şekilde şu kütüphanelerini buraya ekleyelim. Daha sonra örnek şu şekilde bir kullanımı var zaten.
buradan faydalanacağız. Şu karoselin aynısını geleyim kopyalayayım ve buraya yapıştıralım. Nerede o arkadaş? Evet. Burada bir grid yapısı var. Büyük bir ihtimal bu arkadaş bizi bozacaktır. Şöyle şuradan silelim. Bunu buraya yapıştıralım. Şuraya recent product diyelim. Buradaki döngümüzü de şu döngüyle değiştirelim. Evet. Daha sonra şu arkadaşı şuradan silelim. Daha doğrusu bu şekilde silemiyoruz. Şunu da aynı şekilde geleceğiz. Ne yapacağız? Bunun içine yazmamız gerekiyor. Bunu da carousel item'ın içine şu şekilde gelip yazalım. Tamam. Bunu artık silebilirim. Şimdi tekrar gelip bir bakalım ne oldu ne bitti. Tabi sayfamıza biz bunu eklemedik. Hemen şuraya geliyorum. Recent product diyerek bunu buraya ekliyorum. Evet, şu şekilde bir şeyler geldi. Evet, kayıyor vesaire ama boyuyla ilgili birazcık sorunları var gibi. Şöyle bakalım bu arkadaşı ne bozuyor olabilir. Bakalım. Şurada bir tane max ve sm var. Bunu kaldırırsam şu şekilde olacaktır. Ben birazcık tabii bunun boyutlarıyla vesaire de oynamak istiyorum. Tamam, burası V full şeklinde olsun. Margin bottom 2 diyeceğim buna. Daha sonra burada da yine aynı şekilde V full diyelim ve gap 4 diyerek boşluklar verelim. LG'de PX36, LG'de eksi ML36 diyeceğim. Yani vermiş olduğum şu 36 ile tekrar eksiyle geri alacağım. Şöyle bir tekrar bakalım. Bu şekilde oldu. Bakalım şöyle biz başlattığımız zaman nasıl başlıyor şöyle. Evet, bir sıkıntısı yok gibi. Şuradaki şu arkadaşa birazcık boşluk vesaire verelim ya da karosel. Şuradan da verebiliriz. Şöyle yapalım. Margin bottom 8 diyelim. Direkt boşluğu oradan verelim. Hiç aşağı tarafa dokundurmayalım. Aynı şekilde tekrar buraya gelelim. MB2. Buraya da şöyle 11 diyelim. Footer için boşluk versin. Tamam. Evet, bunları da bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi aynı şekilde bunun için bir de skeleton yapısı yapalım. Home product skeletonun aynısı olacak. Aslında tekrar geliyorum buraya, diyeceğim ki skeleton klasörümüzü oluşturalım yine. Recent skeleton .tsx rafçı diyelim. Bu da product item skeleton, pardon burası değil. Evet, değil. Burada yine bir döngü vesaire bir şeyler olması lazım. Bakıyorum şöyle. Home product'ın pardon aynısı olması gerekiyor zaten. Şuradaki şu divin aynısını geleyim alayım kopyalayayım ve buranın içine yapıştıralım. Skeleton'un kütüphanesini yükleyelim. Daha sonra product item skeleton var. Bunu yükleyelim. Burada bizim değerimizin 4 olduğunu söyleyelim. Bu arada ana sayfadakinde değerinin 8 olması gerekiyor. 8 tane istiyordum. Bunu da düzeltmiş olayım bu arada. Sonra tekrar gelip bakalım başka eklememiz gereken bir şey var mı? Sanırım yok gibi. Tekrar geliyorum burada. Recent Product bölümünden buradaki Recent Product diyerek bunu ekliyorum. Şöyle tekrar yeniden bakalım sayfamıza. Evet, bir sıkıntı mı var? Bir şeyde sıkıntı olduğunu söylüyor. Şu an tam anlamadım. Range error. Length 4 tamam. Bunu mu yüklemedim? Yüklü. 8. Evet, tekrar şöyle bir daha bir sayfamı yenileyim anlamak için. Şöyle yeni bir sayfada açayım. Belki donmuştur diyeceğim. Evet. Burada bir yerde bir şekilde bir hata yaptığımı söylüyor bana. Hatamın sebebi şunu şuradan şöyle geri alayım. Burayla ilgili gibi duruyor. Çünkü bunu yaptıktan sonra bozuldu. Evet, dondu bir şekilde. Tekrar bakalım. Evet. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Görmüş olduğumuz gibi Recent Product'ı Recent Skeleton'u ekledikten sonra sıkıntı olduğunu görüyoruz. Length 4 dedik. Başka farklı bir şey yapmadık. Aslında tekrar gelelim biz buraya. Yeniden şu arkadaşa düzgün bir şekilde eklemeyi deneyelim. Recent Product şöyle.
Tekrar evet, recent product değil. Recent skeletonu eklemem lazım benim buraya. Pardon, recent skeleton diyorum ve bunu aynı şekilde gelip ekliyorum. Tekrar sayfama şöyle bakıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir sıkıntımız yok. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Artık diğer sayfalarımızın tasarımı ve daha kart işlemleriyle daha sonra devam edebiliriz. Şurada sadece bir hata yapmışız. Recent Product dedik. Buradaki API'yi düzeltmemişim. Yine buradaki ismine gelip düzeltmem gerekiyor. Tekrar geliyorum burada. Şu Recent'ı gelip burada düzelteceğim. Sonra tekrar gelip bakacağım. Sadece tavsiye edilen ürünleri bana gösterecek. Buradan şöyle gelip bakacak olursak. Evet. Nerede? Şu arkadaşı şöyle gelelim açalım. Recent. Evet. Şurada tekrar bakacak olursak sadece recent'ı true olanları getiriyor. Bunlar normalde toplam kaç taneymiş acaba? Şöyle ki tekrar gelip bir bakalım. Şöyle. Evet. Şunu şöyle sileyim. Tekrar gelip bakalım. Normalde bu arkadaşlar toplamda 10 taneymiş. Bize 8 tanesi ne yapıyor? Burada gösteriyor. Biz de yine aynı şekilde limitle birlikte bunu ne yapıyoruz? Kontrol altına alıyoruz. Evet, şimdi filtre sayfalarımızı yaparak devam edeceğiz. Şimdi kategorilerimize göre filtreleme, size'a göre filtreleme, color'a göre filtreleme ve arama yerine göre filtreleme gibi bölümlerimizin olması gerekiyor. Ve bunları tek bir sayfada filtreleme yaparak devam edebiliriz. Şimdi normalde biz buraya tıkladığımız zaman şu şekilde bir sayfaya gidiyor. Normalde bu sayfalar için bir tasarım da yapabiliriz ama ben yapmayacağım. Tabii ki siz daha güzel bir tasarım olması için, eğer ki zaten kendinize ya da bir firmayı hazırlıyorsanız, bunlara düzgün bir şekilde bir tasarım ayarlamanız gerekiyor. İşte bannerlar olur, bir şeyler olur. Yani bu zamana kadar yaptığımız şeylerin bir nevi kopyası gibi düşünebilirsiniz. Zaten o yüzden dolayı yapmayacağım. Şimdi şöyle yapacağız. Yine aynı şekilde bir tane search sayfası yaratacağım. Bu yaratmış olduğum search sayfasıyla hem buradaki aramalarım hem bunlardan herhangi birine tıklandığı zaman işte bir sorgu ile birlikte sadece dress'lerin gelebileceği, shoes'ların geleceği, bag'lerin gelebileceği bir sayfa yaparak devam edeceğim. Hemen şöyle tekrar geliyorum buraya. Search isminde bir sayfa oluşturalım ve buraya page.tsx rafc search page diyelim. Şimdi ben sayfamda öncelikle çok fazla ürünüm var ve bu ürünlerden bana sayfalı bir şekilde gelmesini istiyorum. O yüzden pagination kullanacağım. Yani ben verimi ne yapacağım? Bu şekilde çekerken daha az bir şekilde çekmiş olacağım. Öncelikle tabii pagination yükleyeceğiz. Bununla ilgili sorgumuzu düzeltmemiz gerekiyor ki toplu bir şekilde çektikten sonra sayfalama yapmayalım. Buna göre bir ayar yapacağız zaten. Tekrar geliyorum. npm run dev diyelim ve projemizi çalıştıralım ve ayarlarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi pagination'ımızı yükledik ve pagination bana bu sayfada gerekiyor. O yüzden şunları şöyle gelip kopyalıyorum. Yine aynı şekilde select'e ihtiyacım var. Select'i de şu şekilde alıp kopyalıyorum. Başka nelere ihtiyacım var? Bu arkadaş öncelikle use silent ile çalışacak. Neden use silent ile çalışacak? Çünkü ben URL'den bir şey yakalayacağım. Yani bu search sayfasının URL'inden bir şey yakalayacağım. O yüzden dolayı da kullanacağım şeyler router ve search params olacak. Hemen şöyle geliyorum. Burada diyeceğim ki const router eşittir use router. Next navigation kütüphanesiyle yüklüyorum. Daha sonra const search params diyeceğim eşittir use search params diyeceğim ve değerleri bunlarla yakalayacağım. Şimdi benim mantıken burada nelere ihtiyacım var? Öncelikle productlarımı listeleyeceğim için şöyle bir const tanımlayacağım. Hemen şöyle kopyalayayım. Product set product diyerek değerlerimizi ne yapacağız? Bunu atacağız ve başlangıçta boş olması gerektiğini söyleyeceğiz. Yine aynı şekilde loading sayfamız olacak. Yani loading'imiz olacak. Bir şeyler göstersin göstermesin. Sonra benim buradan gelen değeri yakalamam gerekiyor. Ya da işte arama yerinde yine buraya girdiğim değer arama yerine gelecek. Arama yerine gelirken de şu şekilde gelecek. Q diyeceğiz, eşittir diyeceğiz. Şöyle bir şey gelecek. Mesela o yüzden dolayı URL'de şu şekilde bir yakalama işlemi yapacağım. Diyeceğim ki search params'ta Q'yu yakaladığın zaman bunu atacaksın ya da boş olarak atayacaksın şeklinde söyleyeceğiz. Aynı şekilde color'lar için de aynısını yapacağım. Size'lar için de aynısını yapacağım. Kategoriler için de aynısını yapacağım. Bunları yakalamak için de.
Şimdi ben burada verilerimi yine ne yapmam gerekiyor? Set burada yapmış olduğumuz gibi product set product şeklinde döndürmem gerekiyor. Yine aynı şekilde color'larım set color. Size'larım aynı şekilde, kategorilerim aynı şekilde yazacağım. Başka nelere ihtiyacımız var? Dedim ki ben sayfalama işlemi yapacağım. O yüzden dolayı yine page set page diyerek sayfalarımı atama işlemi yapacağım. Daha sonra sayfamda kaç tane değer gözükmesini istiyorsam ben 8 tane değer gözükmesini istiyorum. Bu şekilde yazacağım. Daha sonra toplam kaç tane sayfam var? Bunlarla ilgili bir bölüm yapmak istiyorum. Zaten yüklemiş olduğumuz Pagination'a şöyle bakacak olursak burada da görmüş olduğumuz gibi bir iki tane bir şey var. Yani bunları kullanabilmek için total page değerinde aşağı yukarı bilmemiz gerekiyor. Hemen buraya geliyorum. Bir use effect yazacağım ve bu use effect'in içinde işlemlerimi yapmaya başlayacağım. Şimdi öncelikle şunu diyelim. Normalde biz bir arama işlemi yapacağız. Arama ile ilgili bir fonksiyon yapacağız. Fonksiyonumuzda her ihtimalde sürekli kontrol etmesi gereken edeceği şey search params. O yüzden bunu yazacağız. Hemen sonra gelelim bir tane const tanımlayalım. Const'umuzun ismi fetch color size categories olsun. Kategori diyelim. Hepsini tek yazdım. Çünkü kategori ya da hepsi çoğulda. Aslında hepsini çoğul çekeceğiz. O yüzden dolayı isim fark etmez tabii ki ama biz düzenli bir şekilde olması için çoğul çekeceğimiz için burada bu şekilde yazalım ki daha sonra kafamız karışmasın. Hemen tekrar şöyle geliyorum ve bu şekilde yazıyorum. Şimdi benim mantıken daha önce yazmış olduğum kategoriler ile ilgili işlemlerimi yine burada aynı şekilde yapabilirim. Yani direkt çağırabilirim. Ama bunun için zaten color'lar ve size'larım için yapmamıştım. Bunun için şöyle bir şey tanımlayalım öncelikle. Color için bir alan tanımlayalım. Diyelim ki const color response değil. Eşittir await eksiyoruz. Yine get ve daha sonra burada URL'imizi yazacağız. Daha sonra diyeceğiz ki set colors color response diyeceğim ve bunun içinde gelen data'nın içindeki data. Yani şu normalde response'nin datası, bu da bizim buradaki şu datamız. Bunu ne yapacağız? Burada alacağız. Sonra tekrar bundan bir tane daha ihtiyacım var. Tekrar bir tane daha kopyalayalım ve buraya tekrar gelelim. Size response diyelim. Çoğul yazalım yine. Sizes response diyelim. Ve bu sizes response içinde yine aynı şekilde set sizes diyelim. Çoğul bir şekilde yine kullanalım. Bir tane daha ihtiyacım var. İstersem direkt diğerini de kullanabilirim ya da direkt bunu kullanabilirim. Fark eden pek de bir şey yok. Set categories ismini categories response yapalım ve verilerimizi buna atayalım. Şimdi teker teker bunların içine doldurmamız gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Şu URL'e ihtiyacımız var. Bunu şöyle gelip alacağım ve buraya yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra benim burada populate'e vesaire bir şeye ihtiyacım yok. Sadece zaten şeylerini alacağım. Hiç daha fazla yormaya gerek yok. Biz ne yapalım? Bunları bu şekilde tanımlayalım. Burası sizes'tı. Burası da colors şeklinde tanımlıyor. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi biz bu arkadaşı artık ne yapacağız? Normalde ilk olarak use effect'te yine aynı şekilde tekrar gelip söyleyeceğiz ve ilk başta bize sürekli bunu çalıştırması gerektiğini bildireceğiz. Başka bize ne gerekiyor? Bizim normalde şöyle kategorilerimizi getirebilmemiz gerekiyor. Aslında ufaktan bir tasarım yapalım. Daha sonra bunu gösterelim ya da şunu şöyle öncesinde hazırlayalım bir tanesini. Diğerlerini yaparken şey yaparız. Page products diyeceğim. Ve diyeceğim ki yine ASYNC, bunun içinde bir tane filters olacak. Yani birden fazla filtreleme çeşidi tanımlayacağız aşağıda. Ve bununla ilgili işlemlerimizi buraya yazacağız. Şimdi mantıken ilk başta benim yapacağım şey set loading'i true yapmak. Ve işim bittikten sonra bunu false yapmak olacak. Tamam. Sonra tekrar geliyorum buraya. Bir tane try catch işlemi yazacağım.
Ve bu try catch işleminde benim parametreyi öncelikle bir yakalamam lazım. Bunun için const params new URL search params diye bir özellik var. Burada parametreyi bu değişkenle aldım. Aldıktan sonra diyorum ki filters nokta search diyeceğim ve süslü parantez. Buraya bir sorgu yazmam gerekiyor. Bunun için yazmış olduğumuz param append diyeceğim. Parantez ve buraya bir sorgu yazmam gerekiyor. Bunun için yazacağım sorgu yine buradaki şeye göre olmalı. Burada yine olmalı. Mesela filters username görmüş olduğumuz gibi eg eşittir. Ama biz bir arama işlemi yapacağız. Bunun için de burada kullanabileceğimiz en mantıklı şey buradaki contains olur. Yani içinde arama bölümü. Bunun için ben zaten daha önceden şeyimi hazırladım. Şöyle yine aynı şekilde gelip yazacağım. Filters name'e göre bir arama, contains diyerek bunu söyleyeceğim. Daha sonra virgül search şeklinde yazacağım. Şimdi diğer işlemlerimizi de yapacağız, tamam da biz bunları bir yandan da ufaktan test edelim istiyorum. O yüzden dolayı şöyle yapalım hemen. Buraya tekrar gelelim. Diyelim ki const response eşittir await axios nokta get. Neden burada şeyi kullanmadım? Products'ı kullanmadım. Ufaktan onu da söyleyeyim şimdi. Şunu şöyle kopyalayayım öncesinde içini. Daha sonra anlatacağım zaten. Ee, Burada diyeceğim ki yine aynı şekilde products, burada bu sefer populate'i de yazmamız gerekiyor. Yanlış yazmayalım. Şöyle bir bakalım. Products, evet şöyle gelsin. Products filters diyor. Evet populate gelmedi. Şöyle yapalım. Evet şu populate'li olandan lazım bana. Şunu yazayım, kopyalayayım buraya. Evet populate ve daha sonra burada bir V işareti ekleyeceğim tekrar. Evet ve daha sonra dolar işareti ve süslü parantez diyerek buraya paramsın paramsın daha doğrusu tamamını bize toString'e çevir diyerek biz burada bunu yazmaya çalışacağız, almaya çalışacağız. Şimdi buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi ufaktan bir tasarım yapalım. Geleni gideni de bir yandan görmek istiyorum çünkü. Hemen şu aşağı tarafa doğru gelelim. Şimdi burada hemen şöyle bir div class name container yazacağım. Ve margin top 8 demiştik. Hepsinde yine aynı şekilde diyelim. Tekrar gelelim bir div yazalım ve div class name grid grid call 1 diyelim. LG'de grid calls 4 diyelim. Gap 4 bg1 border 1. Ben burada bir filtreleme işlemi için o yüzden dolayı 4 tane dedim. P2 rounded md diyelim. Şimdi bizim normalde şöyle görmüş olduğumuz gibi bir alan oluştu. Buraya işte bir tane input ekleyeceğiz. 2-3 tane select ekleyeceğiz ve burada ne yapacağız? İşlemlerimizi teker teker yapacağız. İlk inputumuzu ekleyerek başlayalım. Inputumuzu eklemek zaten oldukça kolay olacaktır. Hemen buraya şöyle input diyorum. Ve bunun şu an için bir şey yazmayalım. Sadece bir class name ekleyelim. Ve diyelim ki V full burası. Yani bir kolumluk bize fullük yapacak. Ve içine de tekrar olmazsa bir de şey yazalım. Sadece placeholder diyelim. Search. Evet burası bizim bu şeyimiz olacak. Tabi bunlar şu an için pek bir işimiz yok aslında. Sadece değerlerimizi çekeceğiz ve ürünlerimizi getireceğiz aslında. Ufaktan bunları da oluşturmuş olalım. Normalde aslına bakarsanız şöyle yapıp Q dedikten sonra normalde ben bir arama yaptığım zaman mesela dress dediğim zaman bana dress ile ilgili kayıtların normalde geliyor olması gerekiyor. Ben bu response'yi normalde derim ki işte bana direkt yazdır da diyebilirim aslında. Console.log response diyerek yazdır da diyebilirim. Zaten benim bunu mantıken bir de set products'a da atamam gerekiyor. Response.data'nın içindeki data diyeceğiz. Ve bir tane daha oluşturacağım. Burada diyeceğim ki set total pages diyeceğim ve burada da response'nin içindeki datanın içindeki meta nokta pagination nokta page count olması gerekiyor. Bunlar nereden geldi? Hemen şöyle gelip bakıyoruz. Şunları şöyle bu hale getireyim. En aşağı ineyim.
Buradaki değerler, yani bizim burada bunu get ile tekrar çağırmamızın sebebi aslında bu. Normalde diğer tarafta biz ne demiştik? Response'nin içindeki datanın içindeki data. Ya oradakini değiştireceğim, hepsini teker teker düzelteceğim. Tekrar içlerine hepsinin birer tane data yazacağım. Ya da burada bir tane tekrar çekerek ne yapmış olacağım? Buna da erişebilmek için bu şekilde kullanmam gerekiyor. Çünkü diğerinde tam olarak buraya kadar alıyorduk. Biz ama bir geri gelmemiz gerekiyor. Ya datadan sonra meta ekleyeceğim için benim bunları yazmam gerekiyor. Bunların isimlerinin doğru bir şekilde olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ve page count, bunları yine aynı şekilde alacağız ki bize zaten Strapi bunları sağlıyor. Biz bunlarla ne yapacağız? Sayfalarımızı alacağız. Biz burada aslında şöyle direkt console.log diyerek de bu response'den gelen değerimizi okuyabiliriz. Yani ne gelmiş ne gitmiş bakabiliriz aslında. Şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Şöyle sayfamı yenileyelim. Evet, bakın search p200 dress diyor ve başarılı bir şekilde oldu diyor. Şurada da tekrar gelip bakacak olursak ne var? Burada bir yerde vardır, büyük bir ihtimalle göremedim. Şöyle incele diyelim, konsol diyelim ve burada tekrar şöyle bir bakalım. Atladığım bir şey yoksa buraya gelmesi gerekiyor. Atladığım bir şey var. Biz bu fetch products'ı burada tanımlamadık. Fetch products'ımız da yine başlangıçta çalışacak şekilde olacak. Hemen diyorum tekrar burada fetch products parantez süslü parantez. Search için search params'tan gelen get diyeceğim ve buraya q'yu atayacağım. Daha sonra diğer işlemlerim oldukça da buradan virgüle ekleyip aynı şekilde devam edeceğim. Bakın şu an sadece burada dress yazdığım için bana aramanın içinde dress olanları kayıtlarını getirdi. Datanın içinde burada görmüş olduğumuz gibi 3 tane kayıt varmış ve bu 3 tane kayıtta işte ID'dir vesaire bu. Daha rahat bir şey anlayabilmemiz için ne yapabiliriz? One diyeyim. Mesela bu sefer bazılarında one kullanmıştım, yani one kullanmıştım yani. Yine bakın sonuçlar 200. Şunlarda herhangi birine gireyim. Tekrar dataya gireyim. Bakın 7 tane ürünüm varmış. Ve bu 7 tane ürünümün içinde bakın bu büyük bir ihtimal shoes one'dır. Dress one'dır galiba. Bag one'mış. Dress one var olacak. Daha sonra işte başka ne var? Kozmetik one. Hepsi de one two diye yazdığım için bakın bu şekilde context ile birlikte arama yaparak bunları da kullanabiliyoruz. Biz artık burada ne yapacağız? Bir product'larımızı diğer tarafta göstermiş olduğumuz gibi döndüreceğiz. Şimdi ufaktan dediğim gibi şuranın da tasarımını hemen halledelim ve bu alanlara bütün filtreleri teker teker çalıştıralım. Bunun için şöyle yapalım. Hemen şöyle buraya gelelim. Buradaki select'e geleceğim. Bu select'ten zaten bunları daha önceden yukarı yazdım. Bana burada bir tane boş select lazım ki ben bunun içini kendime göre doldurabileyim. Evet, şuraya geldim. Şundan bir tane kopyaladım. Bu arkadaşı hizalayacağım şöyle. Evet, tam olarak şöyle hizalı olsun ve şuradan da şöyle hizalı olsun. Bu arkadaş da bu kadar olmayacak ve full diyeceğim. Burayı kaplasın. Value değerine bura ilk başta all color yazsın. İlk color yaparak başlayalım. Daha sonra ilk değerim yine, pardon, kopyalamayalım. Evet. Şu all color'u yine aynı şekilde buraya alalım ve buna all diyeceğim. Neden all dedim? Yukarı doğru çıktığımızda biz burada all dedik çünkü. Burası ya all olabilir ya da size'ın bir değeri olabileceğini söyledik. Şimdi biz eğer ki burası olsa bana tüm değerlerini getirecek şekilde halledeceğiz zaten. Hemen burada geliyorum, tekrar bir tane döngü yapacağım. Ve döngümde zaten colors'larımızı set ettik. Colors.map parantez parantez color. Daha sonra şöyle tekrar parantez, bunun içinde ne döndürmek istiyorsam onu söyleyeceğim. Döndüreceğim şeyler zaten sürekli yazmış olduğumuz gibi. Evet, şuradan bir tab atabilirsem. Evet. Value'nun değerine mantıken ilk başta şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki color'un attribute'ünün, evet çıkmadı. Şöyle yapalım, kopyalayayım. Color'un attribute'ünün name'i diyeceğim. Bundan yine aynı şekilde buraya da vereceğim. Ve buranın key özelliğine benim color'umun id'si olduğunu söyleyeceğim. Bir hatamız yoksa şu an buraya gelmiştir. Evet, şöyle bakalım. Color'larım gelmedi ama şöyle bir bakalım. Colors dedik. Burada colors'u başka nerede kullandık? Set colors dedik. Burada kullandık aslında.
Bakalım set size set şey bir sıkıntı. Evet, colors olacak çünkü çoğul olacak bu arkadaş. Şöyle bakacak olursak görmüş olduğumuz gibi bu da geldi. Şimdi bu arkadaştan yine aynı şekilde bir tane daha gelip kopyalayacağım ve buraya da size ile ilgili işlemimi yapacağım. Hemen buraya sizes, sizes, sizes ve size şeklini değiştirelim ve bunları düzeltelim. Bundan bir tane daha kopyalıyorum. Bu sefer de kategoriler bölümünü aynı şekilde yapacağım. Kategoriyi hepsi çoğul yazdık. Bunda da öyle gidelim. Tamam. Kategoriyiz. İsmini kategori olarak değiştirelim. Tamam. Evet, baktığımızda şu an görmüş olduğumuz gibi bunların hepsi tamam. Bunlar dışında bizim normalde productlarımızı gösterebilmemiz için bir de tasarıma ihtiyacımız var. Buradaki şu div'i şöyle küçültüyorum. Yine container'ımın içinde devam edeceğim. Tekrar şöyle bir tane daha div ve burada bir class name ya da bir şey yazmayalım. Diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi loading'i yine burada çalıştıralım. Diyelim ki loading parantez buraya home product skeleton ekleyerek gideceğim. Yeni bir tasarım tabii ki oluşturmak daha mantıklı olacaktır. Ama ben zaten aşağı yukarı benziyor. O yüzden dolayı bunu kullanacağım. Hemen tekrar buraya gelelim, bir div açalım. Ve bu divin içine yeniden bir div daha açayım, olmazsa belki pagination vesaire ekleyeceğim çünkü problem çıkartmasın bana. O yüzden dolayı tekrar buraya geleceğim, class name ve burada grid, aslına bakarsanız bu zaten şeyin aynısı olacak. Neydi onun ismi? Product list'in aynısı olacak. Oradakini şöyle direkt aynı şekilde kopyalıyorum. Ve product list'in içinde olduğu gibi şöyle bir döngü yapıyoruz. Products, map ve product itemlarımı yine aynı şekilde ne yapacağım? Döndüreceğim burada. Ve döndürdükten sonra bana sonuçlara göre burada product'larım gelecek. Bakın one yazdığım için zaten daha önceden gelmişti. Bu şekilde çalışıyor. Artık ben buraya ne yazarsam, bakın dress yazalım. Görmüş olduğumuz gibi geldi. Başka to yazalım. Görmüş olduğumuz gibi geldi. Bu şekilde search alanına zaten çalıştırmayı başardık. Başka neyimiz kaldı? Pagination bölümümüz kaldı ve diğer parametreler kaldı. Biz şimdi öncelikle diğer parametreleri halledelim. Diğer parametrelerden sonra buraya yazdığımız değerin artık olması gerekiyor. Biz şu an nereden çalışıyoruz? URL'den çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bunların change'lerinde olması gerekiyor. Bunları şimdi teker teker tanımlayarak gidelim. Şöyle yapalım. Bunları şöyle yukarı doğru çıkayım. Buradaki sorgularımızı daha sonra yazarız. Problem değil. Şimdi normalde şunu da düşünmemiz gerekiyor bizim mantıken. Ben buraya herhangi bir şey yazdığım zaman direkt işlem olmamalı. Yani ya da buraya bir şey yazdığım zaman direkt anında olmamalı. 1-2 saniyelik bir gecikme olmalı. Ve bu gecikmeye doğru da benim burası ona göre çalışmalı. O yüzden hemen şuraya tekrar geliyorum. Bir tane yüz efekt daha yazacağım. Diyeceğim ki yüz efekt şöyle üstü parantez const delay de bounce fn diyelim işte, neyse set timeout diyeceğim, parantez zaten geldi, pardon, set timeout diyeceğim ve burada timeout sürem 2 saniye olsun. Burada da diyeceğim ki update URL şöyle olsun. Q'ye göre bir arama yapıyorsun ve search şeklinde söyleyeceğim. Bu update URL nereden geliyor? Bu update URL tam olarak buradan geliyor. Const update URL eşittir. Sana bir key ve value değerleri verilecek diyeceğim. Ve burada da bu işlemlerimi tanımlayacağım. Diyeceğim ki const new params eşittir new URL search params'tan gelen search params'ı alacaksın. Daha sonra value ve value eşit değilse ola new params nokta set, çünkü biz burada tüm değerleri alıyoruz, yani tüm parametreleri alıyoruz. Ollar eşit değilse olması gerekiyor. Aynı zamanda tekrar burada diyorum ki key virgül value.
Sonra bir de bunun else değerini aynı şekilde gelip yazalım. Diyelim ki else if params nokta delete k'yi silmesi gerekiyor. Tekrar geliyorum. Eğer ki if k eşit değilse page, çünkü sayfalama işlemi yapacağız. Bununla ilgili herhangi bir işlem yapmaması gerekiyor. O yüzden bunu da şimdiden yazıyoruz. Diyoruz ki new param set page virgül 1. Eğer ki herhangi bir değer yoksa bir değeri vereceksin ve aynı zamanda bunlarla işim bittikten sonra bunlar eğer okeyse update URL, yani ben buradaki değerlerim vesaire seçtim oldu. O zaman beni şu sayfaya yönlendireceksin. Şimdi biz aynı sayfada kalacağız zaten. O yüzden dolayı search sayfası, ama daha sonra da yeni URL'imiz için yukarıdaki new params nokta toString diyerek yeni URL'imize gideceğiz. Yani bu sayfanın içinde oluşan yeni URL'e gideceğiz. Bakın şu direkt page 1'i ekledi şu an. Görmüş olduğumuz gibi biz burayı artık bir şeyler yazdığımız zaman buradaki değere göre ne yapacak? Yeni bir URL oluşturacak, ama 2 saniye sonra oluşturacak ve biz oraya yönlendirecek. Zaten burası artık çalışıyor. Biz sadece URL'imizi burada ne yapmış olduk? Tetiklemiş olduk. Şimdi gelelim bu arkadaşların hepsini teker teker yazmaya. Hemen geliyorum burada. Diyeceğim ki handle search change diyelim. Mesela senin içindeki senin için diye bir değer olacak işte. Yani event search diyeceğim. E'nin içindeki target'ın içindeki value diyeceğim. Daha sonra bu handle search change'i de geleceğim burada. Şu arkadaşta input'ta kullanacağım. Diyeceğim ki senin on change özelliğin handle search change diyeceğim. Hemen deneyelim bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi dene yazdım ve dene sayfasına gitti. Şöyle ufak bir sorunlarımız vesaire var burada. Bununla ilgili product'ta bir durma işlemi vesaire bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şu anlık dursun, onu çözeriz, problem değil. Ama genel olarak şu an burası çalışıyor. Ee, Aynı şekilde benim diğerlerinden de yapmam gerekiyor. Madem bunlara başladık, toplu bir şekilde halledelim. Handle search change değil, bu sefer color change diyelim ve bunun içinde bu sefer bir value değerinin olması gerekiyor ve set color diyelim. Ve gelen value değerini yakalayacağımızı söyleyelim ve burada da update URL color virgül value olarak güncelleyeceğimi söylüyorum. Bundan bir tane daha kopyalıyorum. Aynısı size için ve aşağıda birazdan zaten değiştireceğiz bunları. Size change set size. Aynı şekilde update URL vesaire bunları değiştirelim. Size. Bir tane de kategori için yapalım. Evet, kategori value update URL. Evet, buranın ismi de kategori olarak yine değiştiriyoruz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Başka neye ihtiyacımız var? Şimdi normalde biz bunları vesaire yazdık. Artık biz şuradaki işlemlerimizi yazarak devam edeceğiz tabii ki. Pardon, burası değil. Şu Fetch Products için yazarak aynı şekilde devam edeceğiz zaten. Bize ne olacak? Bir sorun olmayacak. Bu arada şuraya da bir tane şey yazalım. Catch görmüşken yazayım. Şöyle error fetching products değil. Color size kategori diyelim. Bir hata olduğu zaman en azından görebilmek için bunu da buraya ekleyelim. Başka burada search paramsa bunları vesaire yazdık. Aynı şekilde bunların değerlerini yazmamız gerekiyor. Ama öncesinde şu arkadaşları bir çalıştıralım teker teker. On change özelliğine hemen yine trigger select'in kendisine yazacağız. Trigger'a yazmayacağız. On value change özelliğine burası handle color change olması gerekiyor. Tekrar gelelim, bundan bir tane daha kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Burası handle
Size change, burası handle category change şeklinde olacak. Bunlar değiştiği zaman bize ona göre gelecek. Şimdi yukarıda bunların sorgularını tamamlayalım öncelikle ve daha sonra bunların testlerini yapalım aynı şekilde. İlk başta şöyle yukarı doğru çıkayım. Şunun içine doldurarak devam edeyim. Daha sonra da filtrelerimizi aynı şekilde yazalım. Şimdi search params get dedik yine. Aynı şekilde bunlardan birkaç tane daha yazmam gerekiyor yine. Aşağıda yazmış olduğum değerlerin aynısını yazmam gerekiyor. Burada diyeceğim ki kategori için yine kategori diyeceğim. Color için color diyeceğim. Size için size. Bir de page işlemim olacak. O yüzden dolayı ona da page diyeceğim. Ama page işlemini yazarken de bir de ekstradan şunu da yapmam gerekiyor aslında. Bu arkadaşın normalde int olması gerekiyor. Yani kesinlikle bir sayı olması gerekiyor. O yüzden 2 nokta parse int diyelim biz buna. Evet, şu arkadaş diyeceğiz ki tekrar search params nokta get parantez içinde page, yine şurada veya burada mı olacak? Yok, şurada. Tamam. Ya da bir değerini alacak diye burada bir varsayılan değer söylemiş olacağım. Buraya kadar işlerimiz tamam gibi. Süper. Başka ne kaldı? Şu an için bir sıkıntı yok gibi. Şimdi geriye sayfalamamızla ilgili onu yazmak kaldı ve şuradaki filtrelerimizi tamamlamak kaldı. Şimdi filtrelerimizi nereye yazmıştık? Fetch Products'a yazmıştık. Evet. Burada şu an sadece bir tek filter search diye bir tane şeyimiz var. Filtremiz var. Bundan şöyle de bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayalım ve değiştirelim. Diyelim ki bu sefer filter kategori ise durum ve evet, ve filter nokta kategori eşit değilse ola, o zaman bana, ben yine daha önceden hazırlamıştım. Şundan şöyle bir tane kopyalayacağım. Neye göre sorgu yapacak? Kategorinin içindeki slug'a göre bir şey yapacak. Ve diyecek ki eğer ki bu buna eşitse diyecek. Bu arada şunu aslında burada yanlış yazmışız. Daha önce ondan dolayı hata aldık. Büyük bir ihtimal filters nokta search diyeceğiz. Buraya da yine aynı şekilde filters nokta kategori diyeceğiz. Hemen şöyle ufaktan bir deneyelim. D yazalım. Evet, bitti. Görmüş olduğunuz gibi hemen one yazayım mesela. Evet. Daha sonra kategoriler bölümümüzü yapmıştık. Şuradan back diyelim. E, Bir sorunumuz var burada. Bakacağız ona. Evet. Şu an bir sıkıntımız var gibi. Tekrar bakalım. Evet, kategori back'i çeviriyor. Daha sonra sayfa tekrar yenileniyor. Biz şimdilik şurayı şöyle bırakalım. Daha sonra orayla bir ilgileneceğiz. Problem değil. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayalım. Filter kategori filter color diyelim. Yine aynı şekilde all şeklinde olacak. Yine colors'un içinde arama yapacağız ve bu sefer name'e göre olacak ve buranın ismi de yine filter color olması gerekiyor. Bir tane daha kopyalıyorum. Bu sefer filter size ve yine filter size, buranın için sizes, yine name'e göre ve buranın ismi size şeklinde olacak. Bu da tamam. Başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Şöyle yapalım. Catch. Şurada nokta değil de şey diyelim. Finally. Belki bu da bize sıkıntı yaratıyor olabilir. Şu set loading false'u buraya atalım. Bittikten sonra yani sadece son olarak bunu yapacaksın. Bir hata varsa console.log error, neyse işte virgül error şeklinde bize mesajı yazsın. Onu da görelim. Başka sayfalama ile ilgili işlemlere ihtiyacım var. Şuraya hemen onları yazalım. Diyelim ki params.append parantez. Ben şöyle hazırlamıştım aslında. Direkt yine yapıştırayım. Üzerine anlatayım. Evet, şöyle
Pagination page, filter'ın içindeki page ve pagination page size bizim page size'ımız şeklinde bu da gelecek. Başka bir eksiğimiz var mı? Şöyle bakalım. Şu yüz efekte bir değer vermediğimiz için büyük bir ihtimal sayfamız sürekli yenileniyor. Genellikle o sonuçlar yüz efektten kaynaklı olur zaten. Bunu da böyle yazalım. Başka bir şeyimiz çok kalmadı gibi. Bir handle sayfa değiştirme işlemimiz vesaire kaldı sanırım. Şöyle bir sayfamı yenileyelim bakalım. Tekrar bir deneme yazalım. Den diyelim. Evet, hala ufak bir sorun var gibi. Orada şöyle yapacağım. Şu Surge'ün şurayı öncelikle bir sileyim. Evet. Şunlardan birini seçeyim. Shoes. All kategori isteyeyim. Geliyor. Shoes'la ilgili bir sıkıntı olabilir sanırım. Bakacağım ona. Bakın burası da çalışıyor. Size'lara göre geliyor. Kategoriler bölümünde bir sıkıntımız var sanırım. Bakacağız şimdi ona. Burası da çalışıyor. Kategoriler bölümünde bir şey yanlış yapmışım demek ki. Hemen şöyle bakıyorum. Kategori attributes nokta name diyor. Bu diğerlerinden farklı mıydı? Evet, biz slug'a göre burada işlem yapıyoruz. O yüzden dolayı burayı slug'a çevirmemiz gerekiyor. Yani value değeri slug olması gerekiyor. Bunu bu şekilde çevirirsek sorun olmayacak. Şu an tek sıkıntımız burası gibi. Buraya da loading ekle yazdık ama bir pagination'ı vesaire de yapalım. Yine bir sorun varsa tekrar olmazsa bakarız zaten oraya. Başka pagination için bir sayfalama ayarlamam gerekiyor. Bunun için öncelikle bir tane yine şey yazarak başlayayım yukarıda. Şöyle bir yukarı çıkayım öncelikle. Evet, şöyle bir bakalım. Burada page'imiz vesaire söyledik zaten. Şurada nokta virgülümüzü bir ekleyelim. Başka burada bir şey unutmadık sanırım. Değerlerimizi çekiyoruz. Fetch products. Evet, şuraya bakalım. Const response'e products'a attık. Total page attık. Console.log response dedik. Bunu buradan silebiliriz. Artık değerlerimizi görebiliyoruz. Hata olduğu zaman bu olacak. Final'imiz bu olacak. Bu da tamam. Update URL diye şu şekilde bir tanımlama yaptık. Şuradaki şu boşluğu şuradan şöyle kaldırayım. Update URL diye şu şekilde bir tanımlama yaptık. Burada da belki bir hatam varsa belki ondan dolayı şey yapıyor olabilir. Bakacağız olmazsa birazdan buraya. Bu da tamam. Başka sayfalama ile ilgili şuraya sadece bir handle page change yazacağım. Ve aşağıda sayfalama işlemi yapacağım. Hemen şöyle tekrar gelelim. Handle page change diyelim. Ve burada new page diye bir değerim olsun. Ve burada diyelim ki eğer sayfa numarası yani new page birden küçükse veya new page tanımlamış olduğumuz total pages'tan şey ise küçükse bana return dönder, bir şey yapmana gerek yok. Onun dışında set page tekrar parantez içinde new page bu şekilde yazacağım ve update URL page virgül new page şeklinde tanımlayacağım. Burası tamam. Şimdi hemen pagination bölümümüz için yerimizi bulalım. Şurası böyle. Bunun içinde şurası. Evet, şuraya bir yere yazmamız gerekiyor. Burası değil, pardon, şurası. Şuraya yazmamız gerekiyor. Bunu bilerek kapattım. Tamam. Şimdi hemen buraya bir tane div ekleyelim. Evet, div. Burada hemen class name flex justify center item center margin top 8 margin top pardon margin bottom 8 şeklinde olsun. Daha sonra pagination'ımıza tekrar buradan gelelim. Bir örnek alalım hemen buradan. Code. Şöyle sadesi vardır burada. Evet, şu arkadaşı alalım. Bunun içine yapıştıralım. Evet, bakalım nasıl durdu. Şöyle güzel bir şekilde durdu. Şimdi burada Pygmies Previews diye bir bölümümüz var. Bunu buraya biz hemen şöyle bir şey yazalım. Hrefin aynı şekilde dursun. Buranın on click özelliğine geleceğim. Yukarıda yazmış olduğum handle page
change'i ekleyeceğim. Yani biz burada ne yapacağız? Bir geri gideceğiz. Ama durumumuz, evet şöyle yapalım. Ama durumumuz, neden gelmedi bu? Şuraya yazalım. Disable, disabled özelliği olması gerekiyor mantıken. Diyeceğim ki page ama eşitse 1'e, o zaman geriye gitmemesi gerekiyor. Evet bakalım. Kare tam istediğimiz gibi olmadı aslında. Dursun bakalım, birazdan olmasa tekrar bakarız. Page bir eşitse 1'e disabled olacak. Çalışmaması gerekiyor aslında. Ee, Şöyle yapalım. Biz öncelikle şu sayfamızın bir içini bir döndürelim olmazsa. Previews item. Bunlardan evet birazcık karışık geliyor. Item şu bitiyor. Evet şunlardan bir tanesini döndüreceğim. Evet şöyle kalsın, tamam. Buraya tekrar geliyorum. Bir tane süslü parantez açıyorum. Nokta nokta array diyeceğim. Ve total pages neyse ben bunu bir map ile döndüreceğim. İçinde iki tane değer olacak. Birisi birisi de indeksin i'si. Daha sonra şuradan, evet, bunun içine bunlardan bir tanesini döndüreceğim. Döndürürken de bunların içlerinde yine şu olacak href. Evet şöyle yapalım. Buraya tekrar gelin. On click işleminde handle page change i artı 1 şeklinde olacak. Burası da yani içinde yazacağı şeyde i artı 1 şeklinde olması gerekiyor. Evet bakalım. Page 1 search yapalım şöyle. Application errors. Evet ben bunu ChatGPT'ye yazdım. Bana buraya ChatGPT düzeltsin diye uzun uzun aslında uğraşırdım da uğraşmayacağım. Şöyle de tekrar gelip kopyalayalım. Yine aynı şekilde bana düzenleyerek verdi. Pagination content, handle page, yine aynı şekilde bana bunları yazdı. Belki benim hatamdan dolayı yazmıştır bunları, bilmiyorum. Tekrar şöyle gelip kopyaladım ve bunları kaydedeceğim. Bakalım ne oldu? Sayfamı şöyle tekrar gelip yenileyelim. Search sayfasındayız. Bir sıkıntımız yok gibi. Tekrar gelip buraya bir D yazalım. Sadece bu kısmı kopyaladım zaten. Başka bir kısmını kopyalamadım. Tekrar siliyorum. Bir gelip gitme durumu var. Bakacağız ona, belki bir şey yükleyemiyor. Yine sayfalarımızda 1, 2, 3 gibi değerlerimiz var. Bakalım basalım. 2'ye bastığım zaman ikinci sayfaya geçiyor ve evet geliyor. Üçüncü sayfaya basıyorum. Evet geliyor. Bir sıkıntısı yok gibi. Bunların hepsi çalışıyor. Bir sorun yok gibi. Şöyle tekrar sayfamı yenileyim. Aslında o gelip gitme durumu galiba şuradaki benim kullanmış olduğum şu efektten kaynaklı oluyor. Onun dışında aslında pek bir sıkıntı yok gibi. Şunların hepsini all kategori all şeye çevirelim. Birinci sayfaya dönelim. Yukarıda bir şey yazıyor mu? Ha, A yazıyor burada. Bakalım bunların hepsini temizlediğimiz zaman hepsi gidiyor zaten. Ana sayfayı gösteriyor. Onun dışında pek bir sıkıntımız yok gibi. Filtremiz vesaire çalışıyor. Birazcık uzun bir bölüm olmuş olabilir. Umarım anlamışsınızdır, bir sıkıntı olmamıştır. Zaten kaynak kodları da GitHub hesabımdan yine aynı şekilde alıp siz de bakabilirsiniz. Evet, filtre sayfamızda aşağı yukarı bu şekilde yaptık. Şimdi artık add to kartımızı yaparak devam edelim. Evet şimdi linklerimizi ayarlayalım. Daha sonra da sepet işlemleriyle devam edeceğiz. Şimdi normalde bizim şurada bir search alanımız var. Menünün içindeki search alanına aynı şekilde geliyorum. Burada bir yönlendirme işlemi yapacağız. O yüzden dolayı öncelikle use silent diyerek başlayalım. Neden? Çünkü biz burada router kullanacağız. Hemen conf router eşittir use router diyerek next navigation kütüphanesiyle yönlendirmek için bunu yazalım. Daha sonra bir tane const query şöyle yapalım. Query virgül set query diyelim.
eşittir use state ve başlangıçta boş olması gerektiğini söyleyelim. Yine şöyle olsun. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi normalde bizim buradaki bu arkadaşın değiştiği zaman bir işlem olması gerekiyor. Bunun için hemen const handle input change diyelim. Eşittir bir event yazacağım. İçine bir değer gelecek. Yani event tekrar süslü parantez diyeceğim ki set query event'tan gelen target nokta value değerini göndereceksin diyeceğiz. Daha sonra tekrar buraya geliyorum. Bunun value değerini zaten bana otomatik olarak gönderecek. On change özelliğine bunu yazarsam benim bu işlemim tamam olur. Tekrar gelelim buraya, buton için yönlendirme işlemi yapmamız gerekiyor. Const handle search diyeceğim. Eşittir şöyle. Evet, burada diyeceğim ki if eğer ki yani query'yi öncelikle bir trim dedikten sonra tekrar gel bana router nokta push diyelim ve yönlendireceğimiz sayfayı buraya yazalım. Diyelim ki search sayfasına gideceksin sen. Daha sonra şöyle soru işareti q eşittir. Evet, query, evet, dolar işareti query diyeceğiz. Bu handle search kısmında tabii ki butonumuzun on click eventine ekleyeceğiz. Ve diyelim ki handle search. Evet, hemen deneyelim. Den yazalım. Basalım. Görmüş olduğumuz gibi gitti. Zaten yukarı bakmak daha mantıklı. Dires diyelim. Bu şekilde artık bu alanımız çalışıyor. Şimdi kategoriler bölümümüze gelelim. Şimdi herhangi bir kategori için biz burada zaten burada da ne kullanmıştık normalde hatırlarsanız Slack kullanmıştık. Yine şunlardan şöyle en azından bir tanesini çalıştıralım, görelim. Neye gönderecekmişiz? Search kategori Dires sayfasına gönderecekmişiz. Bunun için hemen şöyle bir bakalım. Neredeydi orası? Navbarımızda olabilir. Şöyle navbarımıza bakalım. Burada yönlendireceğim sayfa search sayfası yine. Search sayfasında soru işareti daha sonra kategori. Yine aynı şekilde yazacağız. Ve tekrar şöyle ana sayfamıza gelelim. Bunlardan birine tıklayalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi çalışıyor ama yanlış oldu. Şuraya çünkü eşittir eklemedik. Eşittir de eklersem bana doğru cevabı verecektir. Choose'u seçtim. Choose'lar geldi. Back. Bu görmüş olduğumuz gibi burası da çalışıyor. All size şöyle tekrar yeniden bir bakayım. Hepsinden ikişer üçer ürün eklemiştim. Zaten o yüzden dolayı bu kadar az geliyor zaten. Evet, hepsi burada görmüş olduğumuz gibi tamam. Onun dışında bir de bizim bunun aynısından mobil menümüzde vardı. Mobil menümüzde de yine aynı şekilde değişiklik yapmamız gerekiyor. Şu linki şuradan gelip kopyalayayım. Şuradaki linkle değiştireyim. Buradaki bu işlemim de yine aynı şekilde tamam olacaktır. Evet, bunları da bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi artık sepetle ilgili işlemlerimizle devam edebiliriz. Bir de sorunumuz vardı. Şuradaki sorunumuz vardı. Pardon, onu unuttum. Hemen onu da ekleyelim. Şöyle tekrar geliyorum. Product. Oranın ismi ne demiştik ki? Kategori mi demiştik? Bakalım şöyle bir daha. Evet, kategori list diyor. Yine kategori listede şuradaki linki değiştirmemiz gerekiyor. Yine şöyle gelip ekleyeceğim ama evet, kopyala yapıştırda birazcık sorun oldu. Şurayı şöyle tekrar gelip alalım. Evet, şöyle şunu şuradan sileyim. Class name'i vesaire de var. Onu da dahil etmemiz gerekiyor. Bunu da aynı şekilde dahil edelim. Bu da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet, bunlar da tamam olduğuna göre artık sepet işlemlerine geçebiliriz. Evet, şimdi biz sepet işlemleriyle devam edeceğiz. Bunun için hemen buraya bir tane model oluşturacağım. Bir collection oluşturacağım ve verilerimi ben veri tabanımda tutacağım. Şimdi ben bunlarda herhangi birine add to cart dediğim zaman bana bir veri, bir şeyler eklemesi gerekiyor. Bunun için bir action yazacağım ve burada bunun izinlerini teker teker vermem gerekiyor. Bu bölümü olabildiğince dikkatli bir şekilde izleyin çünkü olabildiğince parça parça şekilde yapacağım bu collection ekleme kısmını.
daha iyi anlatabilmek için siz tabii ki en sonunda toplu bir şekilde yazabilirsiniz. Çünkü zaten yapacağım tek şey collection oluşturup add to cart'ı yazmak. Öncelikle olmazsa yazılacakları yazayım ve daha sonra da bununla ilgili işlemlerimizi yapalım. Şimdi ilk olarak şöyle geleyim tekrar buraya. Yeni kart diye bir klasör oluşturdum zaten. Bu kart klasörünün içine add to cart .ts diyerek bir tane dosya oluşturayım. Şimdi diğerlerinden yine aynı şekilde şunu kopyalayabiliriz. Şimdi birazdan zaten bunları neden nasıl yaptığımızda teker teker anlatacağım. Şimdi benim öncelikle bir URL'e yine ihtiyacım var. URL'im şu şekilde olacak. Diyelim ki ismine kart. Şimdi bunu birazdan burada oluşturduktan sonra zaten kart ismiyle oluşturacağım collection'ımı ve oluşturduktan sonra ona göre ekleme işlemini yapacağım. Şimdi burada bu sefer veri çekmiyoruz. Şöyle yapalım, tekrar kendimiz yazalım. Const add to cart diyeceğim ve eşittir async. Sana bir tane data göndereceğim ve bunun tipi any olacak. Sana bir tane jvt göndereceğim. Bunun tipi any olacak şekilde tanımlayacağım. Ve tekrar üstü parantezde burada kodlarımı yazacağım. Şimdi ben bu arkadaşa bir try catch işlemiyle göndereyim ki bir hata olduğu zaman yakalayayım ve kullanıcıya bir hata mesajı gitmesin. Ve diyelim ki error. Daha sonra error diyerek bunu yazdıralım. Ve throw error diyerek yine mesajımızı söyleyelim. Sonra şimdi normalde şöyle yapacağım. Bir tane const response diyeceğim. Await axios nokta post ve nereye istek atacağım? Yukarıda tanımlamış olduğum URL'e istek atacağım. Ne yapacağım? Buradaki datayı göndereceğim. Bir de JVT'm var. Bunun için de şöyle bir süslü parantez açacağım. Normalde benim giriş işlemleri için buraya bir headers yazıp ve headers'ın içindeki authorization bölümünden bearer şöyle olması gerekiyor ve boşluk bu şekilde JVT'mi bu şekilde buraya göndereceğim. Yani kimlik doğrulamam için benim burada bunu göndermem gerekiyor. Bu benim kimliğimi yansıtıyor aslında. Buraya kadar tamam. Sonra buraya diyelim ki console.log vesaire bir şey deyip cevabı yazdırabiliriz ya da hiç gerek yok. Diyelim ki return response nokta data. Şimdi normalde biz bir hata aldığımız zaman eğer ki ücretli sürümünü kullanıyorsaydık burada settings bölümünde log bölümü var. Ücretli de sadece ne yazık ki açık bu. O yüzden bizim hataları teker teker kendimiz bulup keşfetmemiz gerekiyor. Biz buradan direkt logları okuyamadığımız için sadece bu ücretli versiyonda var dediğim gibi logları okuyamadığımız için olabildiğince parça parça gitmekte fayda var. Hemen tekrar buraya geliyorum. Rol bölümümüz var. Burada Authentication ve Public bölümlerimiz var. Bu zamana kadar hep Public'i kullandık. Şimdi Authentication'da kullanacağız. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Public'te verdiğiniz izinler Authentication için geçerli değil. Yani Public tamam okey herkese açık. Product'ları vesaire herkes okuyabilir ama Authentication'da da yine product'lara izin vermemiz gerekiyor. Eğer ki vermezseniz verileri kayıt edemeyebilirsiniz. Şu an ben herhangi bir izin vermedim. Bunları zaten size detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi add to cart fonksiyonumuzu yazdığımıza göre hemen şöyle tekrar gelelim. Bizim neredeydi o arkadaşımızın ismi? Product. Evet. Product form. Evet, product form'un içinde çalışacağız. Şimdi product formumuzda bizim normalde bir butonumuz var. Nerede o buton? Şu butona bastığımız zaman yok pardon. Şu butona bastığımız zaman ekleme işlemini yapması gerekiyor. Şimdi bana mantıken öncelikle JVT bilgisi gerekiyor. Hemen şöyle tekrar yukarı doğru çıkayım. Şuradaki şu arkadaşların hepsini aldık zaten. Bir sıkıntımız yok. Bunları silebiliriz. Buraya diyeceğim ki let jvt diyeceğim. Eşittir. Daha sonra let user diyelim. Buna da ihtiyacımız olabilir. Ve aynı şekilde let user id diyelim. Bunların varsayılan değerleri bu. Daha sonra bir try catch işlemi yazacağım. JVT varsa yoksa bana ona göre işlemler yapması gerekiyor. Tekrar buraya gelip diyorum ki JVT eşittir local stroge nokta get item JVT'mi burada yaz ki ben bu JVT'ye burada değişkenler atadık zaten. Bu söyledik. Her yerden rahat bir şekilde erişebileyim. Aynı şekilde
User için de yazacağım. Yine aynı mantık. Şundan kopyalayalım ve burada user diyeceğim. Sonra diyeceğim ki eğer user boş değilse o zaman benim const user object diyeceğim. Bu user çünkü bizim JSON formatında kaydetmiştik. JSON diyeceğim, parse diyeceğim ve user'a atayacağım. Ve user ID'mi artık burada söyleyebilirim. Şöyle yapacağım. User ID eşittir user object'ten gelen ID şeklinde bir değer vermiş olacağım. Şöyle şuraya tekrar gelelim. Console.log error virgül error şeklinde yazdıralım. Şuraya da tekrar gelelim. Console.log jvt virgül jvt daha sonra şunu diyelim, console.log yine aynı şekilde user id diyerek bunu da aynı şekilde bir yazdıralım, bakalım ne oluyor, gerçekten işlemlerimiz var mı yok mu bir görelim. Evet, şöyle tekrar geliyorum. Bizim normalde bunlar için bir product formun olduğu bir sayfaya gelmemiz gerekiyor tabii ki. O yüzden dolayı şöyle bir yandan konsolumuzu da açalım. Tabii konsol diyelim. Sonuçta burası da yükleniyor. Tekrar bir daha yenileyeceğim. Projemi yeniden başlatmıştım. O yüzden gelmemiştir. Evet. Tekrar gelelim burada detail bölümüne. Fark etmez. Detail'de olur. Add modal da olur. Bakın user ID ve jvt'lerimizi burada görmüş olduğumuz gibi yazdırdık. Başarılı bir şekilde almışız. Bir sorunumuz yok demek. Tamam. Şimdi hemen gelip buraya yeni bir tane const diyeceğim. On add cart async parantez ve şu şekilde yazalım. Şimdi ben yine burada aynı şekilde bir şey işlemi eklemek istiyorum. Loading işlemi eklemek istiyorum. Bunun için bir tane const yazacağım yine, ya da şuraya da eklenebilir. Ben eklemeyeceğim. Direkt burada yazarak devam edeceğim. Burada nereye yazalım? Normalde ben use state'lerimi her zaman en üstte yazıyorum. Görmem kolay olsun diye. Yine buraya bu şekilde use state'imi yazacağım. Loading'imizi buraya ekledik. Sonra loading'imizi tabii ki biz eklerken yine aynı şekilde buradaki butona istersek ne yapabiliriz? Bir şeyle birlikte yuvarlak bir şekilde spinner ekleyerek yani bir işlem yapabiliriz. Şöyle diyelim, öncelikle tekrar buraya bir try catch diyelim. Yine set loading'imizi yine aynı şekilde burada true'ya çevirelim. Yani işlem yapılırken true bir şekilde olsun ve tekrar gelelim, burada diyeceğim ki const data. Şimdi ben herhangi bir model vesaire oluşturmadım. Şimdi oluşturacağız, problem değil. Ama benim özellikle göstermek istediğim bir iki tane bir şey olduğu için öncelikle modelimi oluşturmadım. Parça parça gideceğim çünkü. Tekrar geliyorum const data. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus. Şimdi bizim buradaki API'lerimize baktığımızda bakın. Hep bir tane açayım mesela. Bu benim amaçlı oluşturmuştum. Products diyelim. Mesela şöyle. Bakın. Hep data, biz normal datanın içinde dataya erişiyoruz her zaman. O zaman veriyi gönderirken de biz datanın içinde data şeklinde göndermemiz gerekiyor. Yani ben buraya gelip de tekrar quantity işte amount, çünkü benim göndereceğim buradaki değerlerim neler? Quantity var, amount var, şuradaki değerler var. Bunları benim gönderirken kesinlikle o zaman yine aynı şekilde ne yapmam lazım? Datanın içinde göndermem lazım. Tekrar buraya geliyorum. Yeniden bir data açıyorum. Ve göndereceğim değerleri buraya yazacağım. Mesela bizim quantity değerimiz var. Quantity'den direkt gönderebiliyorum. Daha sonra amount bölümümüz var. Aslında bu amount değil de total price gibi bir şey yazabiliriz ya da başka bir şey yazabiliriz, oluşturabiliriz. Şöyle yapalım biz. Total price'ımızı biz buraya ekleyelim. Daha sonra size için yine selected size diyelim. Color için selected color diyelim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi normalde tabii ki product'ımı, user permissions'ımı vesaire kaydedeceğim ama şu an için kaydetmiyorum bilerek, çünkü buradaki unutabileceğiniz bir hatayı göstermek istiyorum, o yüzden dolayı. Şimdi aynı şekilde modelime bunları ekleyeceğim. Daha sonra da diğer arkadaşları ekleyerek devam edeceğim. Hemen tekrar buraya geliyorum. Content Manager diyelim. Pardon, burası diyelim. Buradan tekrar ismine kart demiştik. Bize kart şeklinde zaten oluşturuyor. Continue diyelim. Bana bir number yani quantity alanı lazım. Hemen tekrar bunu geliyorum. Quantity mantıken ne olacak? Integer şeklinde olacak.
Tekrar geliyorum. Amount kısmı oluşturacağım. Amount kısmı içinde desimal diyebilirim. Şu şekilde eklesin ya da float da diyebilirim. Bir hata alırsak ona göre tekrar gelir düzeltiriz. Başka size ve color alanlarına ihtiyacımız var. Bunlar için şu şekilde size diyeceğim. Text şeklinde oluşturacağım. Yine aynı şekilde color için de aynısından oluşturacağım. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şunu kapatalım. Tamam diyelim. 4 tane alanımız oluştu. Bunu save diyeceğim ve bana hemen kaydetmesini bekleyeceğim. Evet ve görmüş olduğumuz gibi oluştu. Şimdi gelelim artık bu arkadaşla bir istek atmaya. Biz bu arada bunları datayı vesaire yazdık ama göndermemiz gereken vesaire şeyleri yazmadık. Şimdi onları da hemen şöyle ekleyelim. Öncelikle console.log datanın içindeki, evet, datanın içindeki data diyelim. Bunu da bir yazdıralım. Bir hatamız vesaire eksiğimiz var mı? Bir yandan onu da görelim. Add to await. Datanın içinde miyiz biz hala? Evet, datanın içindeyiz. Yanlış yere yazdık çünkü normalde datanın içinden çıkıyoruz. Şöyle çok fazla boşluk atmışız. Evet. Şundan şöyle tekrar çıkalım. Evet, tam bunun bittiği yere, yani datanın dışına aynı şekilde gelip yazıyorum. Şöyle boşluklarımızı birazcık sadeleştirelim. Tamam. Console.log data. Bunu bu şekilde yazdım. Ve daha sonra await diyeceğim. Add to cart diyeceğim. Ve göndereceğim veri data ve aynı zamanda yazmış olduğum JVT'yi kimlik girişi için göndermem gerekiyor. Bir hata olduğu zaman da bana console.log error ve mesaj olarak da error'un tamamını yazdırsın diyelim. Ve son olarak da finally set loading false şeklinde söyleyeceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Bir yerde hata yaptığımı söylüyor galiba. Bakalım. Evet, final'ının parantezi yanlış olmuş. Evet, şöyle tekrar düzeltirsem bir parantez fazla kaydı bu sefer de sanırım. Evet. Şöyle yaparsam sorun olmayacaktır. Tamam. Şimdi bunu aynı şekilde gelip butonumuza ekleyeceğiz. Onu ettu kartı. Butonum için şöyle tekrar geliyorum. Butonumun on click eventine ben bu arkadaşı ekleyeceğim. Hatta ben bunu eklerken loading'imi de burada aynı şekilde söyleyebilirim aslında. Hemen şöyle diyelim ki on click diyelim ve on ettu kart diyelim. Ve buraya tekrar text için gelelim. Durum eğer loading ise o zaman bana şunu yapacaksın, değilse bunu yazacaksın şeklinde kullanabiliriz. Ee, Şöyle. Burada mantıken olması gereken şey şu olacak. Load icon 2 ve class name'ine de animate tipin diyeceğim. Tamam, bir hatamız yok. Şimdi gelelim bu arkadaşları teker teker takip etmeye. Şimdi normalde ben bunu add to cart dediğim zaman herhangi bir işlem yapmayacak. Çünkü ben herhangi bir izin vermedim. Hemen şöyle tekrar bir deneyelim. Normalde bunları kontrolünü de yapmamız gerekiyor. Bunları da ekleyeceğiz zaten. Şöyle tekrar gelelim, basalım. Bakın direkt bana bir error cevabı verdi. Şimdi tekrar buraya aynı şekilde geliyorum. Tekrar şöyle bir bakacağım. Settings bölümüne geliyorum. Rol bölümüne geliyorum. Authentication bölümünde kartın izinlerini vermem gerekiyor. Bunu sadece nerede vereceğiz? Burada vereceğiz ve yaratma iznimin olması gerekiyor. Delete iznimin olması gerekiyor. Find1 update'in olması gerekiyor. Bunların hepsini ne yapıyorum? İznini veriyorum. Bu arkadaşı şuradan tekrar yeniden yeniliyorum. Tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Bakın görmüş olduğumuz gibi veriyi burada söyledi ve tekrar buraya geliyorum ve kaydımı başarılı bir şekilde yaptı. Evet, size değerim ve color değerimin bana yazmadığını söyledi. Şöyle bir bakalım. Neyi yanlış yaptık? Selected size, selected color. Aslında bir sıkıntımız yok gibi. Bakalım. Burada alırken bakın almamış. Görmüş olduğumuz gibi. Ben herhalde herhangi bir değer seçmedim burada. Evet, ondan dolayı oldu. Normalde boşsa bize hata vermesi gerekiyor. Tekrar yeniden bakalım. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi seçtim. Tekrar yeniden geliyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu değerlerimiz de geldi. Hatta şu arkadaşları şöyle şuradan da açayım. Bir daha tekrar gir çık yapmayalım. Evet.
değerlerimizi görmüş olduğumuz gibi kaydediyor. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Bunların koşullarını vesaire sonra vereceğim zaten. Ama benim şu an asıl göstermek istediğim olay şu. Şimdi biz normalde bir product kaydedeceğiz. Hemen tekrar buraya geliyorum. Product diyeceğim. Products diyeceğim daha doğrusu. Product'ın içindeki ID şeklinde bir tanımlama yapacağım. Tabi şu an bu arkadaş burada yok zaten. Öncelikle bizim bunu aynı şekilde veri tabanına eklememiz gerekiyor. Şuradaki yine kayıtlarımı aynı şekilde gelip siliyorum. Bana sorun çıkartmasınlar. Buraya tekrar content'ime geliyorum. Buraya yeni bir alan ekleyerek devam ediyorum. Bu alan ilişkili bir alan olacak. O yüzden relation'ı seçiyorum ve burada product'ımı seçiyorum. Product'ımı seçtikten sonra da şu üçüncüyü seçiyorum. Bir kartın birden fazla product'ı olabilir diyorum ve finish diyorum ve save diyorum. Şimdi bunu ben yaptığım zaman bakın izinlerimizi verdik zaten create için ama olmayacak. Product'ın değerini alamayacağız. Bunları bu yüzden dolayı teker teker gösteriyorum. Bakın authentication bölümü, kart bölümü görmüş olduğumuz gibi tamam. Şimdi tekrar geliyorum burada. Yeniden sayfamı yenileyelim biz her ihtimale karşılık. Şöyle tekrar gelelim bunları seçelim. Onu add to cart diyelim. Bakın burada görmüş olduğumuz gibi product'ın değerinin 17 olduğunu görüyorum. Ama buraya gelip tekrar kaydıma bakalım. Evet. Şöyle tekrar basalım. Bakalım şöyle. Evet. Normalde bu arkadaş çoğu zaman gelmeyebilir. Ben de şu an geldi. Aslında projeyi test ederken de gelmemişti bu arkadaş. Kaydetmemişti. Bunun gibi bu durumla karşılaşabilirsiniz. Ben yine izinlerimi şöyle gelip kontrol edeceğim. Buradaki şu product'a bakalım. Evet, şu product'ın burada silmeyi unutmuşum sanırım. Şimdi şuradaki şu product'ların hepsini tekrar devre dışı bırakacağım. Bak tekrar gelip göstereyim. Public bölümü değil. Public bölümünde zaten product'ımız bu şekilde. Rol bölümüne tekrar gelelim. Authentication bölümüne tekrar gelelim. Buradaki product'larımın izinlerinin muhakkak açık olması gerekiyor. Şu an kapatıyorum bakın. Save diyeceğim tekrar. Yeniden geliyorum buraya. Yeniden değerlerimi seçtim. Tamam mı? On add to cart dedim. Bakın burada hala product 17 diyor. Buraya tekrar geliyorum. Content Manager'ıma geliyorum. Şu son eklenen kayıt. Bakın product görmüş olduğunuz gibi gelmedi. Yani ben burada public'te aktif diye kesinlikle şeyde de bunu göndermem gerekiyor. Ve product'ın burada normalde giriş yapan kişinin mantıken create ya da delete yapmasına gerek yok. Sadece Fint ve Fint1'ı giriş yaptıysa yine aynı şekilde yapması gerekiyor. Çünkü sonuçta giriş yapan kişi bir product yaratmayacak ya da product silmeyecek. Sadece product'ın ID'si ve sorgulaması için bunlara ihtiyacı var. Tekrar yeniden geliyorum. Aynı şekilde on add to cart dedim. Bakın yine değerimi gönderdim. Yeniden buraya tekrar geliyorum. Yeniden bakıyorum. Görmüş olduğumuz gibi bir sıkıntı yok. Yani biz burada her iki durumda içinde muhakkak izin vermemiz gerekiyor. Bu da tamam. Şimdi artık diğer alanlarımı aynı şekilde ekleyerek devam edeceğim. Şöyle bir şey ekleyeceğim. Bu zaten ismi tam olarak bu zaten şimdi göstereceğim. Ve bu user ID'mden gelecek. Ve aynı şekilde bir de user ID de kaydedelim biz. Aslında gereksiz ama yine de dursun. Sadece user ID olarak dursun. Biz de belki daha sonra kullanırız. Bu şekilde bir kayıt işlemi yapacağız. Hemen tekrar geliyorum Content Manager kısmıma. Buradaki tüm arkadaşları yine aynı şekilde gelip siliyorum. Content bölümüne tekrar geliyorum ve burada bir ilişki daha yaparak devam ediyorum. Bu seferki ilişkim buradaki user permissions izinleri. Buraya tekrar geliyorum. Şu olması gerekiyor. Bir kartların user permissions izinleri için yani kartların user permissions izinleri olması gerekiyor şeklinde bir şey kullanıyoruz. Yani bu şekilde çalışıyor. Tekrar finish diyorum ve save diyorum. User ID de eklemedik gerçi hemen onu da ekleyeyim ve tekrar projemizi test edelim. Tekrar geliyorum. Number ve user ID ve bu da aynı şekilde bana kaydetsin. Save diyorum. Buraya tekrar geleceğim. Aynı şekilde verilerimi kaydedeceğim. Şöyle sayfamı her ihtimale karşılık yenileyelim. Red, size neyse bunlardan seçelim. Add to cart diyelim. Şöyle tekrar gelip verilerimize bakalım. Bakın user permissions 4, user ID 4 burada bütün değerlerimiz var. Buraya tekrar geliyorum yine content'ime. Evet projemi tekrar F5 yapmamız gerekiyor bu durumda bazen. Tekrar gelip buraya şöyle bakıyoruz. Bakın user ID'yi kaydetmiş. Bunu da kaydetmiş.
Ama ben büyük bir ihtimal yine izinleri sıfırlamadım. Büyük bir ihtimal problem değil. Yine göstereceğim size aynı şekilde. Burada user permissions bölümümüz var. Buradaki user permissions bölümünde hemen hemen her şeyin izninin olduğunu görüyoruz. Ben bu şekilde bırakmışım denerken. Normali standardı bu arkadaşım budur. Yani başkası değildir aslında. Şimdi tekrar gelip on add to cart diyelim yeniden. Tekrar bakalım. Bakın şu an bana user ID yine aynı şekilde kaydetmemiş olduğunu göreceğiz. Bakın. Burada yine bana ihtiyacım olan şey, ben test ederken yine dediğim gibi bozdum. Şu an sizde standardı aynı şekilde ayarladım artık. Alıştım yani. Standardı normalde sizde gelen şey bu. Bize yine lazım olan şey burada ne? Fint ve Fint1. Bunların ikisini açıyoruz. Ve user bölümünde me'nin işaretli olması gerekiyor. Ben şimdi user'ım, kendi verilerime erişmek isteyebilirim. Şifremi değiştirmek isteyebilirim. Şifremi görmek isteyebilirim. E-mail bilgilerimi görmek isteyebilirim. Bunun için de buradaki me, ben ifadesini aynı şekilde aktif ediyoruz. Tekrar gelip save diyelim ve tekrar add to cart diyelim. Yeniden gelip aynı şekilde verimize bakalım. Son verimiz, tekrar baktığımızda evet, yine bu arkadaşın gelmemiş olduğunu görüyoruz. Demek ki bir şeyimiz daha eksik. Hemen şöyle tekrar gelip bakalım. Authentication bölümü. Evet, Fintfan. Şu get permissions olabilir ya da bunlardan birisi olabilir. Ee, Yaratma işlemi yapmayacağız. Mantıken bu olması gerekiyor sanırım. Tekrar şöyle bir daha gelelim. Ya da pardon, şuradaki Fint ve Fint1 da olabilir. Roller için de, bunlar için de yine aynı şekilde bir açalım. Bunlardan birisi de olabilir. Tekrar on add to cart diyelim. Yeniden şöyle bir bakalım. Burada tüm verilerimiz var. Tekrar Content Manager'ıma geleyim. Tekrar bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunu da ekledi. Yani kısacası buradaki izinler oldukça önemli. Buradaki public bölümünde vermiş olduğunuz izinler, yani normalde public diye geçiştiriyor olabilirsiniz. Kart bölümünde mesela public'te bir ihtiyacımız yok gerçi, ama product'ta bakın bu şekilde izinler vermişim. Normalde public olarak düşündüğümüz zaman herkesin erişebilmesi gerekiyor. Ama Authentication'da da yine aynı şekilde bu durumu söylemek zorundasınız. Yine aynı şekilde Fint ve Fint1 şeklinde söylüyoruz ve bu şekilde bunların kayıt işlemini yapabiliyoruz. Şimdi biz buraya bastığımız zaman bakın dönme işaretimiz vesaire tamam, ama buradaki değerler seçilmediyse de buraya bir mesaj yazdırmak istiyorum. Bu yüzden bunun için şöyle bir yer bulmam gerekiyor mantıken. Şöyle yapalım. Buton visible, burası detail kısmı. Buton nereye yazdırsak bunların altına yazdıralım. Bu div, tamam, şuraya tekrar yeniden gelelim. Bir tane div açalım. Burada şöyle mesajlar bölümünden şurada ne var mesela? Alert vardır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Bu alert'ı kullanabiliriz. Ya da toast vesaire bir şeyler de kullanabiliriz aslında. Şöyle yapalım. Direkt biz buraya yazdıralım bu hata mesajını. Evet, bunlardan birini kullansam mı? Evet, bunlardan birini kullanalım. Biz hiç şey yapmayalım. Yüklemişiz diye hatırlıyorum. Bir kontrol edelim hemen. Komponent bölümünde var mı? Yokmuş. Biz şu toast'u kullanalım. En iyisi, en mantıklısı olacaktır. Şöyle tekrar buraya doğru gelelim. Buradaki bu div'i vesaire hiç kullanmayalım. Direkt şu yan tarafta bize zaten mesaj çıkabiliyordu. Hemen şöyle yukarı doğru çıkayım. Şu ekleme bölümünün başına geleceğiz. Nerede orası? On add to cart. Buraya diyelim ki if. Eğer ki selected color seçilmemişse ya da aynı şekilde selected size boşsa, herhangi bir değer yoksa, o zaman bana mesaj yazdıracaksın. Biz zaten bunun için daha önce kullanmış olduğumuz UseToast ile ilgili ayarlarımızı yapmıştık. Şöyle tıkladığımız zaman bize bir hata mesajı veriyordu. Bunun şöyle örnek kodlarına bakacak olursak bu arkadaşı yine bizim buraya müsait bir yere ekliyor olmamız gerekiyor. Ben yine şunu en başa ekleyeceğim ve UseToast kütüphanesini şu şekilde gelip kullanacağım. Yine aynı şekilde bana şöyle bir toast işlemi için bunlara ihtiyacım var. Bunları şöyle toast tam kopyalayayım diye bakıyorum. Şöyle gelip kopyalayayım ve bunun içine aynı şekilde gelip yazalım ve burada son olarak bir de return diyerek başa döndürmem gerekiyor. Diğer işlemlere hiç devam etmesin. Toast title action'a ihtiyacımız yok. Title desin ki color and size required desin. Description kısmında bir şeye gerek yok.
Daha sonra tekrar gelelim. Variant ekleyelim bu arkadaşa. Variant içinde şunu yazalım. Evet, şimdi tekrar yeniden geliyorum. Herhangi bir değer seçili değil. Color ya da size görmüş olduğumuz gibi. On add to cart dedim. Bakın color ve size required dedi. Bir tanesini seçtim. Yine aynı şekilde ikincisini de seçtim. On add to cart dedim. Bu arkadaş mantıken gitmesi gerekiyor zaten. Bunu hatta şöyle de yapabiliriz. Bundan bir tane daha gelip aynı şekilde ekleriz. İşlemlerimiz bittiyse, işlem eğer başarılıysa burada bize title success, yok success demesin, add to cart desin. Ve burada da bizim success'imiz vardı zaten. Tekrar gelip bunu ekleyelim. Evet, bu şekilde karta eklendi cevabı yazsın. Bu şekilde en azından kullanıcı hata aldıktan sonra hızlı bir şekilde hareket ederse bunu ne yapsın görsün. Evet, şimdi kart ekleme bölümünü bu şekilde halletmiş olduk. Artık ne yapacağız bunları? Listeleyeceğiz ve silme işlemleriyle devam edeceğiz. Evet, şimdi sepet işlemlerimizle devam edeceğiz. Öncesinde şöyle tekrar bir geliyorum. Buradaki context şeyime. Burada settings bölümünden rol bölümüne geliyorum. Şimdi burada bizim normalde authentication ve public alanlarımız vardı. Biz buradaki public alanlarımızda şöyle tekrar gelelim. Kart bölümünü hep bütün seçenekleri şu an için aktif ediyorum. Neden aktif ediyorum? Çünkü ben kodlarımı yazarken aslına bakarsanız sadece Find ve Find1'ı aktif etmem aslına bakarsanız yeterli. Diğerlerini aktif etmeme de aslında gerek yok. Ben şu an toplu bir şekilde aktif ettim. Daha sonra zaten bunları kapatacağız. Neden aktif ettik? Çünkü ben ne yazacağımı görebilmem gerekiyor. O yüzden dolayı da burada ne yapacağım? Bunlara bakacağım. Ben daha önceden hazırladım. Benim user ID'm 4. O yüzden dolayı card filter diyorum ve user ID'me göre bir tane 4 değeri getiriyorum ve populate diyerek bunu ne yapıyorum? Bu şekilde görüyorum. Siz tabii ki isterseniz Postman de kullanabilirsiniz. Ben Postman kullanmaktansa Strapi kullanıyoruz zaten. Direkt 2 dakikalığına bunu bu şekilde açıp herhangi bir JVT göndermeden de nasıl sorgulayabilirim? Bunu bakabilmek için bu şekilde ne yapıyorum? Açıyorum. Daha sonra tekrar tabii ki buradaki değerleri muhakkak kapatmayı unutmayın. Yoksa bir sorun teşkil edebilir. Aynı zamanda biz burada şeyleri eklerken, kayıtlar eklerken kullanıcı giriş yapmamışsa da yönlendirmemiz de gerekiyor. Yani Add to Cart'ta bunu da yapmamız gerekiyor. Aslında bunu da yapmadık. Bunu da eklememiz gerekiyor. Ve bir de küçük bir hatam var. Onu da düzeltmek istiyorum. Bunu gösterebilirim aslında hatamı. Şimdi normalde biz sepete kayıtlar eklerken add to cart dediğimiz zaman bizim burada color ve size seçeneklerimiz var. Bunları ekleyeceğiz. Şimdi biz burada şunu söyledik. Kontekstimize gelelim. Kartımıza gelelim. Biz burada dedik ki products için şöyle yaptık. Normalde şu şekildeydi. Ben bunu buna çevirmem gerekiyor. Neden buna çevirmem gerekiyor? Çünkü ben aynı ürünü birden fazla sepete eklemek isteyebilirim. Yani neden isteyebilirim? Yani birinden mesela green'i seçerim. Size 38 seçerim. Bir arkadaşıma sipariş veriyorumdur. Onda da işte bileği seçerim. Bunu seçerim. O yüzden dolayı benim bunu çevirmem lazım aslında. Eğer ki böyle değerlerimiz olmasaydı bunu yapmak daha mantıklı olacaktı. Ama bunu yaparken de bu sefer ne yapmamız gerekiyordu? Eski ürünü silip ya da daha doğrusu silmek de güncellemek ve adeti güncelleyerek aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Ama bizim şu anki zaten yapacağımız yapıda birden fazla seçeneğimiz olabileceği için sepette bunu bu şekilde yapmak daha mantıklı olacak. Eğer bunu bu şekilde bırakırsanız sorun şu şekilde olur. Sepete ürünü eklersiniz. Tekrar aynı sepete ürünü eklediğiniz zaman diğerini otomatikman siler. Yani ID'sini siler ve bu şekilde devam eder. Biz o yüzden dolayı bunun ayarını bu şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer ki ayarımızı da bu şekilde ayarladıysak şimdi artık yavaş yavaş işlemlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Şu şekilde dediğim gibi zaten bir tane API hazırladım. Ve şimdi hemen aynı şekilde geleceğim. Bununla ilgili bir action yazacağım. İsmine get to kartın içine yazacağım bunu ben tekrar. Get to cart .ts diyeceğim. Daha sonra yine buradakiler gibi şu arkadaşın tamamını geleyim alayım buraya yapıştırayım ve teker teker düzeltelim. Get to cart diyeceğim. Bu şekilde olacak. Şu URL'i içeride kullanalım çünkü dışarıdan değerler alacağız. Alacağım değerler bir user ID olacak. En iyi zaten bunu yapmıştık ve JVT'yi en iyi şeklinde söyleyeceğim. Daha sonra ben
Tekrar şöyle URL'imi buraya gelip kopyalayayım. Hazırlamıştım zaten. Zaten burada da göstermiştim. Diyeceğim ki ben kartlardan bir filtreleme yapıyorum. User ID'ye göre filtreleme yapıyorum ve user ID olacak ve daha sonra diyorum ki bununla birleştir, yani populate ile birlikte getir tüm değerleri. Products'larımı da aynı şekilde populate olarak getir. Image'lerimi de bana populate olarak getir ve eşittir URL diyerek bu şekilde bir sorgu yapıyorum. Şu an şuraya şu şekilde baktığımızda bakın hemen hemen her şeyin olduğunu görüyoruz. Şöyle tekrar gelelim. Tekrar güncelleyelim bakın. Şu an mesela bu datamda benim şu an tabii bir tane kaydım var. Ben bunu daha önce denedim. Şu an şöyle bir bakacak olursak bakın tüm değerlerim burada var. Yani bir tane attribute'um var, description'ım var. Ben bunları bu şekilde kullanabiliyorum. Bunun için isterseniz siz tabii ki buradan tekrar gelip bir tane kayıt oluşturursunuz. Şurada Content Manager'dan bir tane gelip kayıt oluşturursunuz. Kendiniz manuel bir şekilde bu kayıtla birlikte burada sorgulamanızı yaparak aynı şekilde görebilirsiniz. Benim oluşturduğum kayıtta işte ID 59 name, işte bunlar görmüş olduğumuz gibi tüm her şeyi görüyorum. Ve hepsinin sonunda populate yazıyor ki ben bunları genişletebilerek göreyim diye. Bunları ne yapıyoruz? Bu şekilde eşitlemiş oluyor, yazmış oluyoruz. Şimdi URL'imizi bu şekilde yazdık. Hemen diğer işlemlerimizle devam edelim. Yine giriş işlemlerimle bu şekilde geliyorum ve response data diyorum. Şimdi ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Buraya tekrar geleyim. Return demeyelim biz daha doğrusu burada. Direkt biz bu değeri şey yapmayalım. Diyeceğim ki const data ve response'den gelen datanın içindeki data. Yine aynı şekilde bu datanın içine giriyorum. Daha sonra bir tane const yazacağım ve diyeceğim ki cart item list eşittir data. Burada bir döngü oluşturacağım tekrar. Birden fazla değerimiz var sonuçta. Item any diyeceğim. Benim artık ismim item. Ve burada tekrar parantez, süslü parantez açıp burada API'mi özelleştireceğim. Yani ben buradaki tüm değerleri istemiyorum. Buradaki tüm değerleri tabii ki direkt aslında böyle yazarak da direkt return diyerek de döndürebilirsiniz. Bu da mantıklı. Ama daha kolay bir, yani daha spesifik olarak istediğimiz alanları alalım. Mesela name alanı, ürünümün ismi bana lazım olacak. Bunun için item nokta, artık ismimiz item. Daha sonra gelip tekrar bakıyoruz attributes'un içinde attributes nokta, tekrar geliyoruz bakıyoruz products'ın içinde products, aslına bakarsanız şunların yanına soru işaretleri yine aynı şekilde eklersek daha mantıklı olur. Hatalar için en azından attribute products, sonra tekrar gelip bakıyorum data, sonra tekrar gelip bakıyorum aynı şekilde. Şöyle daha doğrusu data birden fazla sepette ürün olabilir. O yüzden dolayı buraya 0 ilkini alsın. Tekrar geliyorum. Burada attributes, tekrar geliyorum. Bunun içindeki name. Şimdi bir sepette birden fazla ürünümüz olabilir. Çok ilişki yaptık sonuçta. O yüzden dolayı biz burada ne yapmamız gerekiyor? İlkinin değerine göre alabilmemiz gerekiyor. Zaten burada data ID 15 diyor, bir tane getiriyor. Yani bundan bir tane daha getirebilir. O yüzden dolayı burada sıfırı ekliyoruz. Sonra quantity diye bir bölüm ekleyelim. Bu da bize nereden gelecek? Şöyle tekrar bakalım. Itemin içindeki attributes nokta quantity. Buradaki gibi gelecek. Bu da tamam. Bunları bu şekilde teker teker yazmamız gerekiyor. Şimdi ben uzun teker teker yazmayacağım. Şöyle direkt kopyalayacağım ve kopyaladıktan sonra zor olanları en azından direkt anlatacağım. Tek tek yazmakla uğraşmayayım. Amount diyeceğim. Mesela zaten aynı yerde görmüş olduğumuz gibi ID değeri hiç attribute'e girmiyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Color değeri yine color'un içinde. Aslına bakarsanız bunu şuradan da alabiliriz. Pardon. Item attributes, pardon zaten doğru yerde almışım. Item attributes color diyebilirim. Size için yine attributes size diyerek buradaki değeri alabilirim. Product değerimize gelelim şimdi. Şimdi tekrar gelip şöyle bakıyorum. Ben buradaki ismin artık product olduğunu söylüyorum tabi. Bu benim vermiş olduğum isim. Tekrar JSON'a dönmesi için vermiş olduğum isim. Item attributes yine products'ın içinden data 0 ID şeklinde döndürüyorum.
Burada ne yapıyorum? ID'sini alıyorum veya da null olabilir diye söylüyorum. Buradaki bu null'ları vesaire aslında silebiliriz. Silelim olmazsa. Yine images için yine aynı şekilde attributes images data 0 şeklinde söylüyorum. Yine buradaki null'ı da aynı şekilde sileyim. Tam olarak tam konumlarını burada doğru girmemiz gerekiyor. URL'ine kadar görmüş olduğum gibi girdim ve bunları ayarladım. Bunları ayarladıktan sonra ben artık burada datayı döndürmeyeceğim. Kim döndüreceğim? Cart item listi döndüreceğim. Hemen buraya tekrar geliyorum. Cart item list diyerek bu arkadaşı döndürüyorum. Artık ben istek attığım zaman bana sadece bu değerler gelecek. Başka değer istiyorsam da gelip bunun altına aynı şekilde tanımlayacağım. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi ben sayfamda şunu istiyorum. Normalde ben burada add to cart'a tıkladığım zaman direkt buradaki bu arkadaş artsın istiyorum. O yüzden dolayı Zulustand'dan faydalanabilirim. Redux'tan faydalanabilirim. Ya da işte context yazabilirim. Context yazmayı açıkçası sevmiyorum. Şu projemizde de zaten Zulstand kullandık. O yüzden dolayı Zulustand'la devam edeceğim burada. Hemen şuraya tekrar geleceğim. Bir tane daha hook oluşturacağım. Hook'umun ismi use card store olsun. Evet. Şunlardan birine yine aynı şekilde geleyim. Alayım. Bunun içine kopyalayayım ve kendime göre değiştireyim. Şimdi şu daha mı mantıklı olur? Yok, tamam, biz bunu kendimize göre yazalım. Şimdi benim içinde olacak şeylere göre şöyle yapalım. Use card store diyelim bunun ismine. Evet, create tamam. Yine set ediyorum burada. Tamam. Şimdi benim değerlerim şu şekilde olacak. Bir tane items'ım olacak. Items'ım benim başlangıçta boş olacak. Daha sonra bir tane fetch items diyeceğim ve async sana bir user ID vereceğim ve tipi any olacak. Sana bir JVT vereceğim. Tipi any olacak. Ve sen bunları verileri aldığın zaman const data eşittir await bizim yazmış olduğumuz get to kartla sen bana bunları çekeceksin. Ve yine bunun da zaten get to kartla da yine aynı şekilde bunlara ihtiyacımız var. Bunları ne yapacaksın? İçine ekleyip söyleyeceksin. Sonra set edeceksin arkadaşım. Sen bunları bana diyeceksin ki items'ın data şeklinde bana set et diyeceğiz. Bunu bu şekilde yazacağız. Bakalım bir hatamız yoktur umarım. Şöyle bakalım. Tamam. Şimdi aynı şekilde bunları hemen kullanmaya başlayalım. Normalde ben bunu ilk başta kullanacağım yer neresi olmalı? Add to cart olmalı. Bu yüzden dolayı product formuma geliyorum. Hemen şurada müsait bulduğum bir yere tekrar çıkalım. Şunları hep buralarda tanımladım. O yüzden yine burada tanımlayacağım. Diyeceğim ki const fetch items diyelim eşittir use card store state diyeceğim ve state nokta fetch items diyerek bu arkadaşı burada getireceğim. Bir hatamız yok gibi. Bakalım şöyle add to cart diyelim. Tamam, bir hata gelmedi. Şu an en azından onu test etmiş olalım. Sonra ben burada şunu da ekleyelim hatta buraya. Buraya kadar madem geldik. If user ID ve JVT eğer ki bunlar null'sa bana o zaman ne yapması gerekiyor? Biz burada normalde bu değerleri aldık. Bize normalde router, evet, hiç tanımlamamışım sanırım burada. Tekrar şu yukarıda tanımlayayım bu arkadaşlar. Const router eşittir use router diyelim. Eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa kullanıcıyı şeye yönlendirmemiz lazım. Evet, bakalım, next router değil, next navigation kütüphanesi. Kullanıcıyı bizim normalde nereye yönlendirmemiz lazım? Login sayfasına yönlendirmemiz lazım. O yüzden router nokta push login, bu şöyleydi galiba. Bu şekilde bu sayfaya git diyeceğiz. Bu da tamam. Başka neye ihtiyacımız var? Şimdi tekrar buraya doğru geliyorum. Burada benim nerede ekliyoruz? Data. Şurada verimizi ekliyoruz. Burada verimizi ekledikten sonra işimiz bitti. Başarılı bir şekilde oldu. Fetch items diyeceğim ve user id virgül jvt'ye göre burada yeniden bu verimi ekleyeceğim. Bunu burada ekledikten sonra ben artık burada buna bastıktan sonra bir şeyler seçmemiz gerekiyor zaten.
Add to cart dedikten sonra bana ekleyecek. Bakalım nerede? Şurada bir hata olduğunu söylüyor. Get to cart'ın olduğu yerde hemen şöyle bir gelip bakalım buraya. Bana state'lerden faydalanarak direkt verimi tekrar güncelleyecek veri tabanından çekerek. Evet, ne diyor? URS data bir şey yapmadık aslında orada. Evet, biz post işlemi yapmıyoruz. Normalde zaten o yüzden dolayı biz burada get işlemi yapıyoruz. Şurayı get olarak değiştirelim. URL diyelim ve şu şekilde olsun. Ben artık tekrar buraya geldiğimde add to cart dediğim zaman yine bir şeyler seçeyim. Bana ekleyecek. Ekledikten sonra burada bu arkadaşı güncelleyerek bana getirecek. Daha doğrusu güncel verileri getirecek. Ben burada aslında şunu yapıyorum. Ben bir şeyler ekledim arkadaşım. Ekledikten sonra diyorum ki sen bir şeyleri güncelle, bir sepete güncelle bakalım diyeceğiz ve sepeti güncelleteceğiz. Hemen şimdi bu sepetle ilgili işlemlerimizle devam edelim. Bunları vesaire yazdık. Şimdi şunları şöyle kapatayım. Tekrar gelelim. Bizim burada bir tane navbarımız var. Navbarımıza şöyle çıkalım. Şimdi navbarımda benim normalde şimdi JVT'ye user ID vesaire burada ihtiyacım olacak. Daha doğrusu kart bölümünde ihtiyacım olacak. İhtiyacım olduğu zaman ben bu arkadaşları navbardan diğerlerine göndereyim. Daha mantıklı olur. Ya da diğer sayfada da aynı şekilde çağırabiliriz. Problem değil ama navbarda olsun. Daha önce zaten bunları diğer tarafta yazmıştık. Yine aynı şekilde ne yapıyorum? Çerezlerden bu verileri alıyorum. Çerezlerden bu verileri aldıktan sonra burada karta direkt göndereceğim ben bu verileri. Bunun için karta tekrar geliyorum. Şöyle çıkalım şurada. Bir interface yazalım. Diyelim ki kart prop işte senin bir JVT değerin olsun. Eni diyelim. Daha sonra neydi onun ismi? User ID değerin olsun. String diyelim. Buna da aslında string diyebiliriz. Sonuçta bir yazı, başka bir şey değil. Bu da bu şekilde olabilir. Problem değil. Tekrar buraya geliyorum. Şöyle card props buraya bu iki arkadaşı atıyorum. Bunları attıktan sonra navbar şöyle yapacağız. Buraya tekrar geleceğim. Kart diyeceğim. JVT değeri için buradaki JVT'mi aynı şekilde söyleyeceğim. Tekrar user ID için evet, user ID'yi söyleyeceğim. Bu da tamam. Şimdi artık ne yapacağız? Kart sayfamıza tekrar geleceğiz. Burada sorgulama işlemlerimizi yapacağız. Şimdi normalde şöyle tekrar geliyorum. Bir tane const yazacağım ve diyeceğim ki süslü parantez eşittir use cart store. Daha sonra bu arkadaşın içinde neler vardı? Şöyle bir bakalım. Normalde items vardı zaten. Gelmedi. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Ee, Nerede bu arkadaş? Yanlış yazmayayım. Fetch items diyelim. Yine bu iki değeri burada çağırıyoruz. Sonra ben toplam fiyatlarımı vesaire de yazmak istiyorum. O yüzden şuraya sub total diye bir şey yazacağım ve set sub total diyeceğim. Şimdiden oluşturalım. Use state ve başlangıç değerin senin 0 olsun. Daha sonra constructor diyelim. Daha sonra ne yapacağız biz? Çünkü bu sayfadan checkout sayfasına yönlendireceğiz. Next Navigation kütüphanesiyle birlikte bunu da yazalım. Hemen şuraya console.log items diyelim ve bir şeyler var mı bunlara bakalım. Tabi şu an için herhangi bir şey bakalım yoktur. Çünkü herhangi bir tetikleme vesaire bir şeyler yapmadık. Ama gözüküyor mu? Gözükmüyor. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız hemen. Buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki use effect parantez parantez fetch items user ID virgül jvt ve şurada da fetch items'ı döndürüyorum tekrar. Evet, baktığımız gibi şu an sepette 3 tane ürünüm varmış. Şimdi hemen gelelim bunu test edebilmek için şunu yapalım. Benim normalde şurada bir yerde evet 3 diye bir yazım var. Bunu hemen buradan silelim. Buraya artık gelip diyelim ki items nokta length. Evet. Şu an sepette 3 tane ürünüm var zaten yine 3 tane olarak gözüküyor. Şunlardan birinin direkt detay sayfasına girelim.
Bilerek buraya giriyorum. Farkı yok zaten. Buradan bastığım zaman burası güncellenecek mi? Amacımız bu. Tekrar geliyorum, buradan birini seçeneği seçtim. Şöyle yazdım. Add to cart dedim. Bakın 4 oldu. Hiçbir şey yapmam artık gerek yok. Bunun artık içine zaten burada verileri aldım. Ne yapacağım? Aynı şekilde yerleştireceğim. Add to cart dedim. 5 oldu. Normalde değerleri vesaire dediğim gibi sepete birden fazla eklenebilir. Eğer ki aynıysa bunun için bir şart yazılabilir. Yani kontrol edip bir şart yazılabilir. Ben yazmayacağım ama siz isterseniz yazabilirsiniz. Mantık aynı, sadece bir kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer ki değerler aynıysa bir exciting ekleyeceksiniz araya. Diyeceksiniz ki eğer bu değerden varsa arkadaşım adeti güncelle gibi bir seçenek, adet ve miktarı güncelle gibi bir seçenek eklenebilir. Şimdi buraya kadar işlemlerimiz tamam. Hatta şuradaki şu karttaki şu arkadaşların tamamını da şöyle silelim. Delete diyelim. Tekrar gelelim. Artık ana sayfamı yenilediğim zaman yine 0 olacak. Zaten yüz efekte çalışıyor. Aslında ana sayfamı yenilemek değil. Başka bir sayfaya geçsem de otomatik olarak sıfırlanacak. Problem yok bunda. Şimdi artık burada ben tasarımımı yapmaya başlayabilirim. Bunun için şöyle tekrar yukarı çıkalım. Öncelikle bir tane subtotal için yeni bir yüz efekt yazalım. Burada toplama işlemi yapacağız yine. Diyeceğiz ki başlangıçta let total diye bir değerimiz olsun ve bu arkadaş 0 olsun. Daha sonra itemlerime bir for each döngüsüyle döndüreceğim. Evet, şöyle for each, yok kendimiz yazalım. For each. Tamam, şöyle olacak. For each diyelim. Diyelim ki element üstü parantez total eşittir total artı element ele, element nokta amount diyeceğiz. Çünkü toplamasını istediğimiz şey bu. Buraya tekrar geliyorum ve diyorum ki yukarıda yazmış olduğumuz set subtotal total nokta to fixed 2 karakter şeklinde göster ve virgül, şuraya da items diyeceğiz. Tamam. Şimdi bu yazmış olduğumuz şeyle birlikte burada subtotal'i yazacak bir yer bulmamız gerekiyor. Tabi burada herhangi bir tasarım yapmadık. Öncelikle tasarımımızı hemen şöyle düzeltelim. Şuraya şöyle your shopping cart gibi bir şey yazacağım. Şöyle başlık. Description için kısa bir yazı ayarladım. Şunu aynı şekilde yazalım. Tamam. Şimdi burada description dışında şöyle header bölümünün içine bakalım. Nerede header? Burada header'ın yine içinde ya da header'ın dışında da olabilir. Şöyle description burada yazabiliriz aslında. Şuraya bir div ekleyelim bakalım. Nereye geliyor? Şöyle bir bakalım. Evet, buraya geliyor. Tamam. Burada işimizi yapabiliriz. Burada şöyle yapalım hemen. Diyelim ki items nokta length eşitse sıfıra veya o zaman bana your cart is empty desin. Eğer doluysa şöyle, o zaman da bana şöyle bir liste yapsın. Tekrar şöyle geliyorum. Diyeceğim ki items nokta map parantez parantez item, burada bir tane div, evet. Evet, your cart is empty dedi. Benim sepetimde hiçbir şey yok mu? Yok gerçekten. Hemen buraya tekrar geliyorum. Bir tane ekliyorum. Add to cart. Değerimiz 1 oldu. Bir kere geldi. Artık buraya bir tasarım yapabiliriz. Şimdi o tasarımı yapmayalım. Öncelikle buranın aşağısını yaparak devam edelim. Şimdi buranın aşağısında mantıken benim bir subtotal kısmım gibi bir şeyin olması gerekiyor. Yani toplam fiyatın yazması ve aşağı tarafta aynı zamanda checkout butonunu eklemek istiyorum. O yüzden dolayı buraya tekrar gelelim. Bu sheet close diye bir şey var. Yine aynı şekilde bunu kullanalım ve bunun içine shield ekleyelim muhakkak. Ve burada bir tasarım yapalım. Hemen buraya tekrar geliyorum. Diyorum ki bir div class name absolute bir yapıda olsun ve %90 olsun. Bottom 6 diyelim. Flex fall diyelim. Tekrar geliyorum. Buraya bir tane H2 ekleyelim ve içine subtotal diyelim.
Evet, nereye geldi? Görmüş olduğunuz gibi aşağı geldi. Bu arkadaşın yanına şöyle yapabiliriz. Şuraya bir class name ekleyeyim. Text'in LG olsun. Sonra tekrar bunun yanına bir dolar işareti, üstü parantezler. Buraya yukarıda tanımlamış olduğumuz subtotal yazısını direkt yazdıralım. Hatta buna şöyle diyelim. G flex justify between desem sağa sola kayar mı? Bir bakalım. Between. Tamam, bir şey olmadı. 2 şöyle yapalım. Bunu bir span içine alayım şöyle. Evet, span içine aldığım için direkt ne yaptı? Bu tarafa attı. Güzel. Şimdi aynı şekilde bir de şey eklemek istiyorum ben. Bunun yanına buton eklemek istiyorum. Şuraya tekrar bir tane daha div oluşturalım. Bu div'e de bir tane buton ekleyelim. Şöyle içine de check out diyelim. Evet, bakalım ne oldu. Buton yukarıda var mı? Var. Evet, yukarıda hiç use silent vesaire yazmadık. Burada normalde use silent olması gerekiyor. Şöyle tekrar gelip bakalım. Ben butonu ekledikten sonra bozuldu. Şey olabilir. Burada bir tane div kullanmamız gerekiyor. Olabilir belki. Şu arkadaşı şöyle tekrar gelelim. Bunun içine taşıyalım. Tekrar şöyle yapalım. Bakalım. Evet. Sorun oymuş. Hemen tekrar geliyorum. Yine şöyle şunları birazcık düzelteyim. Evet. Şöyle. Tamam. Tekrar buraya gelelim hemen. Bunun disabled özelliğine diyelim ki eğer ki arkadaşım items nokta length sıfırsa hiçbir yere gitmemesi gerekiyor. O yüzden dolayı disable olsun. Ama on click event'e de şöyle tekrar parantez yukarıda router'ımızı yazmıştık zaten. Router nokta push ee, router nokta push ne diyeceğiz? JVT var mı yok mu? Bunu da kontrol edelim. Şöyle yapalım. Eğer ki JVT yoksa o zaman JVT varsa checkout sayfasına gitsin. Burası checkout sayfası. Tabii şöyle başına bundan ekleyelim. Ve şuraya yine aynı şekilde gelelim. 2 nokta giriş sayfası yani login sayfasına yönlendirelim. Evet, tekrar bastığım zaman checkout sayfamıza gidiyor. Bir de şurada sanırım bir yerlerde hata yapmışım. Burada detail'a bastığım zaman bakın product şeklinde gidiyor. Recent product'ımı da şöyle aklımdayken düzelteyim. Recent product. Evet, şöyle bakıyorum. Recent product içinde biz bunun normaline döndürdük. Product item döndürdük. O zaman product item'da yaptım ben bu hatayı. Hemen şöyle bulmaya çalışıyorum. Evet, şunun başına şunu eklersem burada düzelecektir. Tamam. Evet, detayı sayfasına bastığım zaman bunlara da geçiş yapabiliyorum. Şimdi hemen bir de şunu kontrol edelim. Duruma göre bir hatamız varsa ona göre şey yapalım. Şimdi normalde çıkış yaptık. Burada hala bir tane ürün gözüküyor. Normalde çıkış yaptıktan sonra router refresh vesaire bir şeyler de yapmamız gerekebilir. Ona bakalım. Onun dışında sepete geldiğimiz zaman bakın tıkladığım zaman bu sayfaya geliyor. Normalde sepete tıkladığımız zaman bu sayfaya direkt de gönderebiliriz. Problem değil aslında. Şöyle tekrar yeniden bir daha bir sayfamı yenileyeyim. Bir daha bakalım. Evet, ya daha yanlış diye şeye tıklamışım. Bir sıkıntımız yok. Herhangi bir ürünü sepete eklemeyi deneyelim. Add to cart diyelim. Şunlardan bir iki seçenek seçelim. Add to cart diyelim. Evet, bizi bu sayfaya atıyor. Güzel. Benim artık yapmam gereken ne kaldı geriye? Buradaki bu item sayfasını birazcık daha düzenleyip checkout sayfasını yapmak. Evet, şimdi kart item bölümüyle devam edeceğiz. Öncesinde şurada bir hatamın olduğunu görüyorum. Bu hatamı öncelikle yok edeyim. Burada diyor ki Lucas Stroge is not defined diyor. Yazmış olduğum şu navbardaki şu arkadaşta bir sıkıntı var. Hemen şöyle geliyorum. Şunlardan bir tane daha şu satırdan bir tane daha aynı şekilde gelip alıyorum. Kopyalıyorum. Lucas Stroge kullanıyorsanız bunu yazmanız gerekiyor. Eğer yazmazsanız deploy ederken problem yaratıyor. O yüzden şöyle geliyorum tekrar.
ve bunu bunun içinde bu şekilde tanımlıyorum. Daha sonra sayfamı gelip zaten yenilediğim zaman herhangi bir hata mesajı artık dönmeyecektir. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim kart bölümümüze. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir tane kart item.tsx diyeceğim. Rafc diyeceğim. Şimdi ben silme işlemini de yine bu sayfanın içinde yapmak istiyorum. Çünkü bu sayfanın içinde bir ID vesaire göndermem kolay olacaktır. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki const on delete item diyelim. Eşittir. Parantez içinde sana bir ID değeri gelecek ve ID değerine göre ne yapacaksın? Sileceksin şeklinde yazalım. Daha sonra hemen burada tanımlamam gereken şeyi tanımlayalım. Kart item'ın özlü şeylerini tanımlayalım öncelikle. Hemen buraya diyelim ki interface kart item prop. Daha sonra bir item gelecek sana. Tipi any olacak. Silme işlemi için on delete item gelecek. Ve void türünde olacak şeklinde söylüyorum. Burada hemen bu arkadaşları aynı şekilde söylüyorum. Card item props. Burada item on delete item bunları söylüyorum. Burada tekrar geleceğim. Bu kart item'ı çağıracağım. Kart item. Buna muhakkak bir key değeri vermemiz gerekiyor. Item'dan gelen ID diyelim. Daha sonra item değerine item diyeceğim. Daha sonra on delete item özelliğine benim on delete item fonksiyonumu çalıştıracağımı söyleyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar gelelim buradaki bu işlemimizi yapmaya. Burada bir tasarım yapmaya. Şimdi şöyle yapalım hemen. Öncelikle div class name flex justify between item center padding 2 diyelim. Margin bottom 5 diyelim. Tekrar geleyim bir tane daha div açayım. Burada div yine class name flex up 4 item center diyelim. Tekrar gelelim buraya öncelikle bir image ekleyeceğim. Image işlemi için uzun uzun yazmayayım. Şöyle tekrar image'i geleyim kopyalayayım ben. Şöyle. Evet, next image. Yine bunu aynı şekilde eklememiz gerekiyor. SRC'mizde URL'imizi söylememiz gerekiyor ve item images diyeceğiz. Width ve height bu şekilde olacak. Yani bu şekilde uygun olur büyük bir ihtimal. Alt değerine itemin name'ini yazdırdım. Class'ına bu şekilde söyledim. Hemen gelelim sepetimize bakalım. Görmüş olduğumuz gibi buraya bu şekilde geldi. Border padding 2 diyerek de şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Hatta burada border şunu da ekleyebiliriz. Ek olarak border 1 diyelim. Bizim border renklerimizi kullansın. Buraya kadar tamam. Şimdi aynı şekilde ben bu arkadaşın yanına flex dedik zaten yukarıda özellikle. Biz şimdi bu arkadaşın yanına bir tane daha div açalım. Ve diyelim ki class name space y ekseninde 2 boşlukla bir alan oluşturalım. Burada div değil h2 kullanalım. Ve diyelim ki item'ın name'e evet, başka neye ihtiyacımız var? Bir tane daha yazalım. Item'ın quantity'si olsun. Bir tane daha yazalım. Color. Bundan bir tane daha şöyle kopyalayalım. Size diyelim. Başka bir de fiyat kısmını yazalım. Şöyle aynı şekilde amount diyelim. Evet, şöyle hepsini görmüş olduğumuz gibi yazdı. Şimdi bu arkadaşı hemen birazcık düzenleyelim. Şöyle yapalım. Buna class name diyelim. Fontun senin bold olsun, kalın olsun. Sonra şu arkadaşa tekrar gelelim. Class name text'in XS olsun. Ve yanında da quantity yazsın. Şöyle. Daha sonra bu arkadaşa class name diyelim. Text'in yine XS olsun. Rengini vesaire değiştirebiliriz ya da bu şekilde yeterli. Tekrar yineden gelelim. Bu arkadaşa önemli bir bilgi. Text LG olsun. Fontun bold olsun. Renginde my color textinde my color 3 olsun diyelim. Başka burada ekleyeceğim bir şey. Bir de şunun başına dolar işareti ekleyelim. Para olduğu belli olsun. Light modda nasıl duracak hemen ona da bakmak istiyorum. Light modda da okunaklı bir sıkıntı yok.
Evet, tekrar çevirelim bunu. Buraya kadar tamam. Şimdi yeni bir şey ekleyelim hemen altına. Nasıl duracak? Hemen şunu ekleyeceğim. Bakacağım. Standart add to cart. Evet, tekrar geliyorum. Bakıyorum. Evet, geldi. Aynı ürünü ekledim ben. Evet, aynı ürünü eklemişim. Tekrar gelelim. Tekrar bakalım. Evet, güzel. Ama şunların aralarındaki boşluklar biraz fazla gibi. Gap 4 dedik. Gap 2 desek. Yok. Bununla değil. Şu margin bottom 5 fazla geliyor olabilir. 2 dedik. 1 desek. Güzel. Tamam. Birazcık daha yakın, daha iyi gibi. Buraya kadar tamam. Onun dışında başka ne yapacağız artık? Checkout'a bastığımız zaman bu sayfaya gidecek. Şimdi bir de bunların yanına silme ikonu eklemek istediğimi zaten söylemiştim. Yine buraya aynı şekilde geliyorum. Trash ikon diyeceğim. Şunu kullanalım. Daha sonra buna bir class name diyelim. Cursor pointer olsun. Bakalım. Şöyle geldi. Onun dışında buraya bir on click işlemi ekleyelim. Ve diyelim ki on delete item ve item'ın ID'si şeklinde göndereceğiz burada. Bu da tamam. Bunlar sadece pek şey olarak güzel durmadı. Şunu şuradan şuraya alsam acaba nasıl durur? Tamam, burası daha mantıklı. Evet. Bunları da bu şekilde yaptık. Şimdi artık silmeye bastığımız zaman silme işlemi için şeyimizi yazacağız ve checkout sayfamızı yaparak devam edeceğiz. Toplamalarımız vesaire de aynı şekilde doğru. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Evet, şimdi silme işlemleriyle devam edelim. Hemen şöyle geliyorum. Benim burada normalde on delete item diye zaten yerimizi oluşturmuştuk. Bununla ilgili bir action yazalım. İsmi delete to cart .ts olsun. Add to cart'ın aynısını geleyim buraya kopyalayayım. Daha sonra şöyle tekrar gelelim, ismini düzeltelim bunun. Delete to cart diyelim. Ve şu URL'i tekrar geleyim bunun içine alayım. Şimdi benim silme işlemi için şu şekilde URL'imi değiştirmem gerekiyor. Ben ID'yi dışarıdan alacağım ve almış olduğum gibi kartın sonuna ID ekleyerek silme işlemini yapacağım. Ve burada da delete göndermem gerekiyor. Bunları nereden biliyoruz? Buraya geldiğimiz zaman rol bölümüne tekrar gelelim. Karta gelelim. Delete'i şöyle aç kapat yapalım. Bakın, yazmamız gereken şey aşağı yukarı zaten söylüyor. Yine biz de aynı şekilde ne yapıyoruz? Bunu delete yapıyoruz. Kars diyoruz. ID diyerek silme işlemi için action'ımızı bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Sonra tekrar geliyorum. Ben bunu normalde nerede yapacağım? Kart sayfasında yapacağım. Burada zaten bir ID değeri vesaire alıyorum. Buraya hemen şöyle bir ASYNC yazıyorum. Daha sonra delete to cart diyelim. İçine göndermemiz gereken değerler ID zaten burada almıştık. Ve diğer göndermem gereken şey JVT. Daha sonra verilerimi yine benim güncellemem gerekiyor. Yine şu arkadaşı buraya alıyorum. Tabi şunun başına bir de await yazmam gerekiyor. Hemen tekrar gelip bakıyorum, siliyorum. Görmüş olduğumuz gibi gitti. Hemen şöyle bakalım, hiçbir şey yok. Birkaç tane ürün ekleyelim şuradan. Add to cart. Evet, şunu da ekleyelim. Evet. Tekrar şöyle gelip bakıyorum. Bakın, ikisi de burada. Tekrar buraya geliyorum silme işlemi için. Şu arkadaş gitsin. Şu an 700 yazıyor. Silme işlemine basıyorum. 500'e düştü. Silme işlemine bastım. Sıfıra düştü ve checkout'umuz pasif hale geldi. Silme işlemimiz de tamam. Artık checkout sayfamızı oluşturabiliriz ve diğer bölümleri yapabiliriz. Hatta checkout sayfamızın da hemen şöyle gelip yolunu oluşturalım. Buraya tıkladığımız zaman normalde nereye gidiyordu? Checkout sayfası yazmıştım sanırım. Şöyle bakalım. Evet, şuraya gidiyor. Olması gerekiyor. Komponent rotalar. Tekrar geleyim, bir klasör ve bunun içine bir page.tsx yazalım. Rapçi diyelim. Checkout page diyelim ve evet. Checkout sayfamız burada. Bakalım doğru mu? Hemen bir tane daha seçelim. Evet, şöyle basalım. Evet, doğru. Şimdi biz burada mantıken ne yapacağız? Yine buradaki sepetteki ürünlerimizi yine aynı şekilde listeleyeceğiz. Listeledikten sonra bir adres bölümü olacak. Ödeme yöntemi olacak. Ve bu şekilde siparişimizi tamamlayarak devam edeceğiz.
Evet, şimdi checkout sayfamıza devam edelim. Şimdi checkout sayfamızda adres bilgilerimiz olacak. Yine sepetteki ürünleri göstereceğim ve EasyCo kullanmayı düşünüyorum ödeme yöntemi olarak. O yüzden dolayı da aşağı tarafa kart bilgilerinin girildiği bir alan yaparak devam edeceğim. Şimdi kart bölümünden birazcık kopyala yapıştır yaparak gideceğiz. Öncelikle şuradaki şu arkadaşlara yine aynı şekilde ihtiyacımız olacak. Hemen tekrar gelelim. Şunları şöyle ekleyelim. Önce tasarımımızı yapalım. Daha sonra da bununla ilgili öncelikle bir tabii ki collection oluşturmamız gerekiyor. Ödeme yöntemi ayarlarımızı yapmamız gerekiyor gibi çeşitli ayarlarımız var zaten. Bunları şimdi teker teker yapacağız. Hemen şöyle tekrar buraya geliyorum. Yüz efekte vesaire aynı şekilde ihtiyacım olacak. Verileri çekebilmek için şuraya kadar ki şunları yine aynı şekilde kart bölümünden alalım. Ve tekrar yeniden geleyim. On delete item diye bir şeyimiz var. Yine aynı şekilde silme işlemi için buna ihtiyacımız olacak. Ve bir de JVT'ye ihtiyacımız olacak. JVT için de diğer sayfalardan birine yine aynı şekilde kopyalayabiliriz. Ben şöyle tekrar yeniden buraya gelip kopyalayacağım. Normalde kart sayfasında görmüş olduğumuz gibi JVT vesaire burada geliyor. Ama şimdi bizi navbarla sonuçta tüm sayfalarda olabilir ama checkout sayfasına direkt yazıp da erişilme durumunda da ya da işte o zaman denilebilir ki JVT yoksa geri dönder gibi bir şey söylenebilir. Bu da yapılabilir ya da dediğim gibi bu şekilde kopyalanarak da yapılabilir. Şu console.log'u silelim. Şuraya aynı şekilde JVT ile ilgili şeyleri yazalım. Şimdi tabii ki ben bunları kopyala yapıştır yaptığım için bana görmüş olduğumuz gibi birazcık hata verdi. Bunları öncesinde yok etmem gerekiyor. Pardon, yanlış yere yapıştırdım zaten. Şöyle geri alalım. Evet, tekrar geleyim buraya. Tekrar şu arkadaşlara buraya yapıştırayım. Ve yüklemem gereken şeyleri teker teker yükleyeyim. Use card store, use state, use router, next navigation, yukarı aynı şekilde use silent eklememiz gerekiyor. Şöyle yukarıdan aşağı yine aynı şekilde gelip bakıyorum. Şu arkadaş, evet, başka sanırım bir şey yoktur. Bakalım. Use efekti yüklememişiz. Use efekti de şöyle yükleyelim. Tamam. Şimdi sayfamı zaten ikiye böleceğim. Hemen şöyle tekrar gelelim page sayfamıza. Bir tasarım yapmaya çalışalım. Burada yine container yapısı olsun. Ve yukarıdan mt8 ve mb8 diyerek boşluklarını verelim. Tekrar gelelim buraya, bir tane div açacağım. Diyeceğim ki class name grid yapısı grid call 1 olsun. LG'de grid call 3 diyelim. Ve gap 8 diyelim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar buraya yeniden geleyim. Buraya bir tane form oluşturacağım. Form için şöyle diyebiliriz. Şöyle bir tane div. Evet. Buraya class name grid pardon call span 1 ama LG'de call span ikilik bir yer kaplamasını söyleyeceğim. Tekrar yeniden buraya geliyorum. Buraya yeniden bir div oluşturuyorum. Buraya da class name call span birlik bir alan olduğunu burada söylüyorum. Hatta bu arkadaşın arka plan renginin BG1 border 1 şeklinde olması gerektiğini, justify center item center diyeceğim. Aslına bakarsanız yukarıda da yine aynı şekilde şu border vesaire bunlara da ihtiyacımız var. Bunları da şöyle ekleyelim. İçlerine şöyle en azından bir şey yazalım. Nasıl gözüküyor bakalım. Güzel gibi. Sadece ufaktan bir rounded verelim. Biz bu arkadaşlara x large diyelim şöyle. İkisine de şöyle köşeleri bükülsün. X large fazla oldu. MD desek daha mantıklı olacaktır. Tamam. Evet. Ee, Şimdi ben bu alanım şuraya zaten form ekleyeceğimi söyledim. Birazdan burası için bir tane form yazacağız. Check form diyelim. Böyle kalsın şu an için. Tekrar buraya gelelim. Burada bir tasarım yapmaya çalışalım. Şimdi normalde zaten diğer tarafta aslında kart sayfasında benzerini yaptık. Kart sayfasında bir şey güncellemedim ama böyle yanıyor. Şöyle konsol.log'u silmişim. Evet, şöyle tekrar düzelteyim. Beyaza dönsün de bir değişiklik yapmadım belli olsun. Tamam. Tekrar şöyle geleyim. Buradaki şu items'ları aynı şekilde geleyim alayım. Burada aynı şekilde bunları döndüreceğim. Zaten silme işlemi için biz buraya aynı şekilde kopyalamış olmamız gerekiyor. Evet, bir sıkıntı yok. Kart item da şöyle aynı şekilde ekliyorum. Ve yeniden bakıyorum. Burada bu arkadaşlar tamam. Aynı şekilde ben bu arkadaşın altına yeni bir tane daha div yazacağım. Ve burada da subtotalimi söyleyeceğim. Yani
sepetteki toplam tutar neyse onu buraya ne yapalım? Yine aynı şekilde yazdıralım. Border 1 justify center item center diyeceğim. Daha sonra burada zaten yukarıda subtotal hesaplamıştık. Yine aynı şekilde subtotal için şöyle şunu yazalım ve şu şekilde olsun. Ekstra olarak bir de ben bu arkadaşlara h screen eklemek istiyorum. Evet, birini eklersem ikisi de zaten otomatik olarak ekledi. Kol spanların problemi yok. İkisi de aslında eklemekte fayda var. Şöyle tekrar gelip yazalım. Mobildeyken vesaire sıkıntı oluyor mu? Bakın mobildeyken birazcık sanki sıkıntısı var gibi bu arkadaşın. Şöyle yapmak daha mantıklı olacaktır. LG'de H screen tekrar bakalım. Evet, form kadar yer kaplar burada en azından. Yine buna da aynı şekilde LG'de H screen demek mantıklı olacaktır. Evet, şimdi gelelim bunun form kısımlarını vesaire ayarlamaya. Bunun için hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir tane komponent oluşturalım. Direkt nerenin için oluşturalım? Direkt komponent klasörünün için oluşturalım. İsmini check out form.tsx grafçe diyelim ve bu arkadaşı da gelip burada aynı şekilde evet gelmedi. Şöyle uzun yazacağız, tamam. Şöyle aynı şekilde gelip çağıralım. Şimdi artık burayla işimiz bitti. Checkout sayfasıyla devam edeceğiz. Burada silme işlemimiz vesaire zaten çalışıyordur. Bir sorunumuz yok burayla ilgili. Şimdi checkout formumuzda ben şuradaki şeyi kullanmak istiyorum. Yine form özelliklerini kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı öncelikle zaten bunları kütüphanelerini daha önce yüklemiştik. Sadece şu yukarıdaki şeyleri ekleyeceğim. Şu use silent vesaire bunları ekleyeceğim. Evet, React dursun. Şöyle yapıştıralım. Use silent şöyle, tamam. Evet. Sonra tekrar bakalım. Şöyle bir form şemamız var. Şöyle zotlar vesaire var. Bunlara ihtiyacım olacak. Şöyle toplusu varmış şurada. Şunu ekleyelim. Şu şekilde bir form şemasına ihtiyacım olacak. Şimdi ben form şemasını uzun uzun yazmayacağım. Direkt size anlatacağım. Hatta siz bunu direkt ChatGPT'ye de yazdırabilirsiniz. Aslında şimdi benim form şemamda bir name alanım olacak. Diyeceğim ki name alanımda minimum 2 karakter. Telefon alanımda 2 karakter. Adres alanında minimum 2 karakter. Holder name'imde de yine aynı şekilde 2 karakter olması gerektiğini söyleyeceğim. CC number özelliğine bakın. Regex ekledim buraya. Daha doğrusu ChatGPT ekledi bana aynı şekilde. Sadece numara girilerek 16 tane dijital karakterin çalışabilmesi için bana ne yaptı? Bunu ekledi. Aynı zamanda mont için diyoruz ki 1'den 12'ye kadar aynı şekilde burada ne yapabilirsin? Değer girebilirsin. Burası da ay bölümümüz. Yıl bölümümüz için de şu şekilde get full year diyerek sonraki yıla ait bir tarih girebiliyoruz. Daha sonra tekrar bakalım burada CVC özelliğimizde bazı yabancı kredi kartlarında 4 tane oluyormuş. O yüzden dolayı diyor ki 3 ve 4 tane şeklinde CV bölümünde ekliyoruz. Buraya kadar form şemamız tamam. Şimdi hemen aşağısına aynı şekilde devam edelim. Şimdi benim mantıken yine aynı şekilde items'lara ihtiyacım olacak. Sonuçta ben bunları sepette vesaire göndermem gerekebilir. Bunları yazalım. Daha sonra şuradaki gibi benim burada default değerlerini vermem gerekiyor. Şimdi default değerlerini şöyle yazacağım. Daha sonra bu default değerleri de ayarlayacağım. Çünkü her seferinde bu değerleri girmek zor olacaktır. Test ekranında. Bunlara da birazdan zaten değerleri de ayarlayacağım. Onun dışında bir tane butonum olacak. Yine buradaki bu formdan aynı zamanda submit etmem gerekiyor. Şimdilik en azından şöyle bir on submit yazalım ve diyelim ki aşağıda çalıştıracağım formun on submit çalıştığı zaman bana datayı ne yapacaksın? Bu şekilde yazdıracaksın şeklinde söyleyelim. Buraya kadar tamam. Şimdi form için şu şekilde bir şeye ihtiyacımız var. Şunu direkt şöyle gelip kopyalıyorum ama şöyle yapalım. Bir tane div olsun. Bir iki tane bir şey belki eklemek isteyebiliriz. Bu formların aynı zamanda şöyle kütüphaneleri de var. Bunları da aynı şekilde eklememiz gerekiyor. Hemen şöyle yukarı geleyim, çıkayım, bırakayım. Evet, hatamız yok şu an. Tekrar şöyle bir bakalım. Görmüş olduğumuz gibi bir şeyler oldu. Hemen şu arkadaşa bir padding verelim ki şu div'e düzgün bir yapımız olsun. Padding 8 diyelim. Evet, şöyle ortalı bir şekilde bir şeyler oldu. Buraya kadar tamam. Şöyle bir bakalım. Güzel, bir sıkıntısı yok gibi. Şöyle tekrar bir bakmak istiyorum. Sadece
Şu sayfam nerede? Page sayfası. Sanki biraz gözüme küçük geldi. O yüzden dolayı şu an bakıyorum. LG'de kol span 2 dedik. Normalde 3 dedik. 4 desem buraya. Buraya 3 desem nasıl olur? Bir bakmak istiyorum sadece. Evet, birazcık daha buranın geniş olması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. O yüzden dolayı burayı bu şekilde yapmış olayım. Form alanımızda bizim şuradaki yukarıdaki değerlerimizi yine aynı şekilde teker teker oluşturarak ne yapmamız gerekiyor? Alanlarımızı teker teker yazmamız gerekiyor. Ben buraya yine aynı şekilde name alanı diyeceğim. Hatta ben name alanıyla işte telefon alanımız olacak bizim normalde. Ben bu iki tane alanı yan yana eklemek istiyorum. O yüzden dolayı tekrar buraya geleceğim. Bir tane div açacağım ve diyeceğim ki div class name flex row gap 4 diyerek boşluklarını verelim. Daha sonra şu arkadaştan div'i alayım. Şuraya getirelim. Burada bitirelim. Bundan bir tane daha kopyalayayım. Ve şöyle yazalım. Evet, tekrar bakalım. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde oldu. Birazcık sanki boyutları ile ilgili ufak tefek bir sorun var. Bunun için şöyle yapalım. Form item'ına tekrar gelelim. Class name ve full diyelim. Evet. Diğer arkadaşa da v full dersek ortalı bir şekilde olacaktır. Class name item şuraya yazalım. Şimdi bizim daha önceden diğer bölümler için yazmış olduğumuz bir validation için şöyle bir klasımız vardı. O arkadaşı da buraya ekleyelim. Aynı zamanda şurası için de bir şeyimiz vardı. Bunu da ekleyelim. Burası mıydı? Pardon, burası değil. Label için bunu da ekleyelim. Bunu login kısmında yapmıştık. Beyaz olsun diye. Burası sürekli bizim istediğimiz kırmızı renklerde olsun diye. Daha sonra işlemlerimi oluştururken de bu arkadaşlardan kopyalayacağım. Zaten şunları aynı şekilde geleyim. Tekrar buraya da kopyalayalım. Evet. Sonra dikkat etmemiz gereken nokta ne? Bizim buradaki şeylerin aynılarını name'lerine yazmamız gerekiyor. Name alanında bu yazıyor. Burada da telefon alanı için aynı şekilde yazsın. Description alanları açıkçası kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden dolayı description'ları ikisinden de temizleyelim. Bir daha zaten yazmak zorunda kalmayız. Başka şöyle tekrar gelelim. Buraya placeholder'ında burası username kısmı, pardon, name kısmı John Doe yazsın. Yani standart boş bir isim olarak bunu yazalım. Daha sonra telefon kısmında telefon yazalım. İşte artı 90 dıt 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 şeklinde bir şeyler uyduralım. Ve tekrar şöyle bakalım. Evet, güzel. Submit'e bastığım zaman bunlar da düzgün bir şekilde çalışıyor. Bir sorunumuz yok gibi. Tamam. Şöyle şimdi bunun altına aynı şekilde ben adres alanı eklemek istiyorum. Adres alanı tek bir tane olacak zaten. Şu divin altına tekrar geliyorum. Bundan bir tane daha yazıyorum. Yukarıdaki ismi bunun tam olarak adres. Yine aynı şekilde geliyorum. Buradaki ismine name'ine adres diyorum. Buraya da adres şeklinde yazalım. Örnek olarak da işte diyelim ki city street filan diyelim. İşte artısı olmayacak tabi. Tamam, şöyle olsun. Burası da tam bir şekilde. Burada güzel. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Şu Space Y8 biraz fazla. Bunu 4'e düşüreyim. Yarıya kadar insin. Birazcık daha bitişik olsun. Tamam. Buraya kadar işlemlerim okey. Şimdi ben bu arkadaşların aynı zamanda başına bir de başlık ekleyeyim. En iyisi daha güzel duracaktır. Şöyle tekrar gelelim. Şurada yapalım. H2 ekleyelim şöyle. Ve diyelim ki class name border button border 1 daha sonra text 2x slash diyelim. Buraya da adres diyelim. Bundan bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayayım. Şurada olması gerekiyor sanırım. Tekrar yazalım. Evet, adres burası. Buradakini de aynı şekilde gelip düzeltelim. Card information diyelim. Şuraya bir tane boşluk için bir class name 8'lik bir tane boş div ekleyeyim. Bu da sadece bana boşluk versin. Bu şekilde olsun. Tamam. Onun dışında başka ne yapmamız gerekiyor? Kart information için bölümlerimizi teker teker yine aynı şekilde oluşturacağız. Şimdi kart information bilgilerinde bizim holder name, yani kartın üzerinde yazan isim. Daha sonra CC number, kart numarası, ay, yıl, bunları teker teker aynı şekilde oluşturmam gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geleyim. Burada yan yana yine aynı şekilde oluşturmak istiyorum. Şöyle tekrar geleyim. Class name, flex row, gap 4 ile yine boşluklarını vesaire verebilmek için yukarıda da zaten aynısını yaptık.
Daha sonra ben buraya bir tane form ekranı kopyalıyorum. Şöyle tekrar gelelim bakalım. Holder name yukarıdaki name ile aynı olmak zorunda. Holder name yine class'ını vesaire bu şekilde verdim. İçinde holder name şeklinde yazsın. Onun dışında ikinci bir alan olarak yine aynı şekilde kredi kartı yerine eklemek istiyorum. Buradaki isim yine yukarıdaki ile aynı olmak zorunda. CC number. Bunu da aynı şekilde gelip kopyaladık. Evet. Sonra bunların dışına çıkıyorum. Yeniden bir tane daha div oluşturacağım. Ve bu divin içinde de class name yine flex row yine aynı şekilde gap4. Bunun içinde de 3 tane yan yana olacak. Bunlar neler olacak? I, yıl, CVC bunları yan yana ekleyeceğim. Bunları eklerken de şöyle bakalım burada zaten bir regex var ama bunları eklerken de number seçeneğini inputlarda kullanabiliriz. Hemen şöyle bir tanesini gelip kopyalayayım, tekrar gelip bakalım. Şöyle yapıştırıyorum. Yine aynı şekilde mount yukarıda yazıldığı gibi şurada tek olarak type'ına number yazalım ki sadece buraya sayı girilebilsin. Harf giremiyorum. Şu an sayı görmüş olduğumuz gibi girebiliyorum. 123 dediğim zaman bakın 1 ile 2 arasında olmak zorunda, 0 girdiğim zaman olmaz diyor görmüş olduğumuz gibi. Bu şekilde bunu da ne yaptık yazdık. Aynısından şimdi bir de e, yıl için gerekiyor. Yıl için de şöyle kopyalayayım. İsimlerini vesaire düzelttim ben. Year zaten şöyle. Bu da tamam. Evet. Başka bir de CVC alanımız var yine aynı şekilde. Bu CVC alanımızı da şöyle aynı şekilde gelip kopyalayalım. Bu da bu şekilde geldi. Şimdi submit dediğimiz zaman buradaki tüm değerleri doldurmak zorundayız. Biz bu işlemleri birazcık hızlandırabilmek için şöyle yapalım hemen. Name kısmına Efe Görkem diyeceğim. Telefon kısmına 555 hatta artı 90 da ekleyelim hadi. Fark etmez. Gerçi de güzel dursun. 555 22 11 22. Şöyle olsun. Adres kısmına İstanbul Görkey. Folder name kısmına Görkem. Fark etmiyor sonuçta ne yazdığınız burada. Holder name kısmına. CC number kısmına gelelim özellikle. Şimdi EasyCo kullanacağımı söylemiştim. O yüzden dolayı EasyCo şöyle yapalım. EasyCo sanal kart diyelim. Evet bakalım. Yok bu değil pardon. Sandbox test cards diyelim. Burada çıkacaktır sanırım. Evet daha önce bulmuştum ben bunu aslında. Tekrar şöyle bakıyorum. Evet şu an çıktı test kartları diye. Şu an buradan çıktı. Bakın bunlar geçerli kartlar. Aşağı tarafta hata üreten kartlar var. Bunlarla ilgili isterseniz tabii ki bir hata mesajı kullanıcıya verdirmek istiyorsanız teker teker verdirebilirsiniz. Ben başarılı bir tane kartlardan bir tanesini aynı şekilde alacağım. Buraya yazacağım. Mont seçeneği 04, yıl seçeneğine 2016 ya da 2029 diyelim ve 159 diyerek bunları bu şekilde yazayım. Artık sayfamı yenilediğim zaman bakın hepsi dolu bir şekilde geliyor. Submit dediğim zaman normalde konsola bunun içindeki değerleri aynı şekilde görmüş olduğumuz gibi yazdırıyor. Bir sıkıntımız yok. Şimdi bana burada sürekli bir tane array dönüyor. Bu array'in sebebi bir yerde console.log kullanmış olabilirim. Page sayfama bakayım. Varsa burada silelim. Sürekli döndürmesin. Evet. Şimdi takip ederken zor olmasın diye özellikle sileyim diye şey yaptım ama şu an göremedim açıkçası. Şöyle yapalım. Console.log diyelim. Get to cart checkout form diyor. Nerede? Data burası değil. Tekrar şöyle bakalım. Product form yine hata kısmında burası. Burası product form. Evet, bunda bir işimiz yok. Buradan bunu silebilirim. Tekrar şöyle gelip bakayım. Evet. En azından bir tanesinde olsun bu şekilde temizleyelim ki daha sonra rahat bir şekilde kullanabilelim. Şimdi tekrar şöyle bir geleyim sileyim. Tam yerini bulamamış belki olabilirim. Evet bulamamışım. Nerede yazıyor? Kart.tsx 45. satır diyor. Hemen oradakini de sileyim de sürekli gelmesin bize. Ee, Nerede o arkadaş? Menü. Kart.tsx 45. satır. Evet şu arkadaşı da şuradan sileyim.
Sürekli bize gelmesin. Tekrar şöyle sayfamı yenileyim. Başka var mı? Evet, başka yok. Submit dediğimiz zaman sadece şu an bunun değerleri geliyor. Evet, bunları da bu şekilde hallettik. Şimdi artık modelimizi oluşturacağız. Bununla ilgili işlemlerimizi yapacağız. Bu tabii bunları bir de kaydetmemiz gerekiyor. Bununla ilgili işlemlerimizi yapacağız. Bunları şimdi teker teker oluşturarak gidelim. Evet, sanal post işlemlerimize devam edelim. Şimdi sanal post işlemlerinde Next.js değil Node.js'yi kullanacağım. Neden Node.js'yi kullanacağım? Next.js paketiyle ilgili EasyCode'un bir sorunu var. Belki siz bu videoyu izlediğiniz zaman düzelmiş de olabilir. Ama şu an tam olarak ihtiyaçlarımı karşılamıyor. Yani içindeki bir iki tane komponent sürekli hata veriyor. O yüzden dolayı ne yapacağız biz? Node.js kullanacağız. Şimdi Node.js kurulumu yapmadan önce EasyCode'un sitesine gelecek olursak şu şekilde diğer dillerle de desteğinin olduğunu ve birkaç tane de örnek size kodları verdiğini görebilirsiniz. Burada EasyPy diye bir örnek var ya da benim GitHub hesabımda bir tane daha örnek olması lazım. Ben yapmıştım, ona bakabilirsiniz ya da buna bakabilirsiniz. Bunlardan birini kullanacağız. Şimdi öncelikle sandboxmergent.easypy.com'a girerek bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyeliği oluşturduktan sonra giriş yapmanız gerekiyor. Giriş için size SMS gelmeyecek. Beklemeyin. 1 2 3 4 5 6 SMS kodu, bu şekilde giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra burada ayarlar ve firma ayarlarında API anahtarı ve güvenlik anahtarı gibi bölümlerin olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim secret key'lerimiz. Diğer Türkiye'deki ödeme yöntemleri zaten secret key gibi bilgiler vermiyor. Sadece EasyPy verdiği için o yüzden bunun üzerinde yapabiliyoruz. Diğerleri için başvuru gerekiyor. Başvuru olmadan direkt ne yazık ki olmuyor. Öncelikle başvuru gerekiyor. Vergi belge vergi bir şeyler vermek gerekiyor. O yüzden dolayı ne yapacağız? Biz Sandbox test ortamından faydalanarak aynı şekilde bunu kullanacağız ve öğreneceğiz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta, dediğimiz gibi buradaki API anahtarı ve güvenlik anahtarı. Bu anahtarları şu an Sandbox'ta çalıştığımız için tabii ki çok fazla önemli değil. Ama paralı bir sürüme geçtiğimiz zaman yani gerçek bir başvuru yaptığımız zaman Sandbox'a gerçekten EasyCode'a başvuru yaptığımız zaman o zaman bizim buradaki yine API anahtarlarımız değişecektir. Onları güncellememiz gerekecek ve bizim şu an istek atacağımız URL bu şekilde güncelleme olduktan sonra bu URL'in de yine aynı şekilde değişmesi gerekiyor. Şu an tam URL'ini tam hatırlamıyorum ama burada Sandbox yazmadığından eminim. easypy.com gibi bir şey olabilir. Bu şekilde bir şey vardı. Biz zaten işlemlerimiz için bunu kullanacağız. Sandbox dokümantasyon yazarsanız Google'a bir sürü şey çıkacaktır. Zaten burada daha önce test kartlarını da yine aynı şekilde açmıştım. Burada aynı zamanda bir sürü şey var. Şimdi bunu Node.js ile oluşturacağımızı söyledik. Öncelikle bu klasörüme girerek başlayacağım. Hemen bir tane CMD ekranı açayım. Ve bilgisayarımın D'sinde çalışacağım. Yine cd github diyeceğim ve cd shop diye bir klasör. Bu evet. Daha sonra bunun için aynı şekilde oluşturacağım. Oluşturmak için yeni şeyimi npm init-y diyeceğim. Aslına bakarsanız böyle değil, şöyle yapsak daha mantıklıydı. Evet. Şöyle yapalım, biz bu klasör değil de şöyle yapayım. Öncelikle make'dir diyeyim. Tekrar bir tane klasör oluşturayım. Diyelim ki sanal post diyelim biz buna en iyisi. Tekrar cd sanal post diyeyim. Tekrar yine aynı şekilde npm init y diyeyim. Ben burayı oluşturmak istiyorum. O yüzden dolayı tekrar düzenledim. Ve daha sonra da yüklemem gereken dosyaları yükleyerek başlayacağım. Hemen şunu şu şekilde gelip yüklüyorum. Burada diyorum ki npm install express body parser easypy environment ve course. Bunlar ne işimize yarayacak? Body parser JSON dosyaları için, easypy kendi paketi, environment bizim bilgilerimizi saklayacağımız yer. Course da dışarıdan gelen isteklere açıklık getirebilmemiz için, yani herkese public bir şekilde açık yapabilmemiz için. Express de zaten Node.js ile birlikte kullanacağımız şeyin ismi. Buraya kadar tamam. Daha sonra burada aynı şekilde devam edebilirim ama etmeyeceğim. Hemen şuraya tekrar geleceğim. Add folder workspace diyeceğim. Burada sanal post seçeceğim ve add diyerek projemi buraya ekleyeceğim. Daha sonra buradan tekrar geleceğim. Yeniden bir split terminal PowerShell diyeceğim. Burada işlemlerimi yaparak devam edeceğim. Şimdi öncesinde buraya tekrar geliyorum. Bir tane server.js diye bir dosya oluşturacağım. Bu oluşturmuş olduğum dosyanın içine şimdi yazmaya başlayalım. Öncelikle şu şekilde kütüphanelerim olacak. Bunları hemen yukarı kısma şöyle yazıyorum. Onun dışında gelen verileri yakalayabilmek için JSON formatında bunu yazmam gerekiyor. Aynı şekilde geldim bunu yazdım. Daha sonra şöyle yapıyorum. Course ayarları, bunun dışarı açık olduğunu söylüyorum. Ve EasyPy ile ilgili ayarlarımı yapmam gerekiyor. EasyPy ile ilgili ayarlarımızı biz burada söylüyoruz. Tabii ki bu verileri direkt burada söylemiyoruz. Buraya geliyoruz.
nokta, evet yanlış yere mi açtım emin olamadım, bir saniye. Evet, bunun içine tekrar geliyorum. New file nokta environment diyerek bir tane dosya oluşturuyorum ve bu dosyanın içine de benim bilgilerimi buraya yazmam gerekiyor. Ee, Şöyle yapacağım, bu bilgileri şu şekilde yazacağım. Diyeceğim ki bu, şu ve şu. Bunlar normalde zaten bizim buradaki verilerimiz. Şimdi bunları teker teker doldurarak devam edelim. Bu bilgileri hemen buradaki API anahtar bölümünden bunu alacağız. Aynı şekilde EasyCo API key ve bu arkadaşı buradan aynı şekilde aldım. Buraya yapıştırdım. Sonra tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Güvenlik anahtarı bölümüne tekrar geliyorum. Aynı şekilde bu arkadaşı buraya ekliyorum. URL olarak da şunu yazmam gerekiyor. Hemen aynı şekilde bunu yazıyorum ve bu bilgileri kaydediyorum. Bunları kaydettikten sonra burada yazma işlemlerimizi devam edelim. Şimdi ben bir API'ye bir adrese istek atacağım. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Diyeceğim ki app.post API payment'a ben istek atacağım arkadaşım. Atacağım istekte şunlar olacak diyeceğim. Öncelikle bu şu parantezleri bir kapatayım. Bir tane burada var, bir tane burada var. Şurada enter atayım ve başlayalım yazmaya. Şimdi tekrar geliyorum yine aynı şekilde. Diyorum ki const price, paid price, currency, basket ID, bunun gibi çeşitli bilgilerimizin olduğunu görüyoruz. Bunları biz body'den yakalıyoruz ve bu değişkenleri atıyoruz. Normalde bunlar bize JSON dosyası olarak geliyor. Request'ten JSON dosyası olarak geliyor ve ben bunları değişkenlere atıyorum. Neden? Çünkü ben bu arkadaşlara erişip isteklerimi rahat bir şekilde yapabileyim. Daha sonra şurada hemen göstermek istiyorum. Şöyle bir tüm işlemler diyelim. Evet, şurayı tarihleri değiştirmem gerekiyor benim. 1 Mayıs, 31 Mayıs. Evet, bir ay öncesi. Evet, işlemlerde ara. Evet, şu an mesela benim burada test için daha önceden kullanmış olduğum şeyler var. Mesela herhangi birine gelip tıklayayım. İşlemin başarılı olduğunu, ödeme tarihini, tahsil edilen tutarı, daha sonra işte basketteki ürünleri, işte başka neler var? Kullandığım kartı gibi çeşitli bilgilerin olduğunu görüyoruz. Bu istenilen bilgileri bizden normalde EasyCo istiyor. Zaten bunlar da yasal olarak Türkiye'de istenilen bilgiler. IP adresi, kayıt tarihi gibi çeşitli veriler var. Biz bu adresleri yine aynı şekilde kullanacağız. Bazılarını EasyCo'nun dediği gibi direkt yazacağız. Bazılarını kendi formatlarımızdan alacağız. Normalde hepsini aslında siz kullanıcıdan almanız gerekiyor. Yani tüm bu verileri neredeyse. Biz bazı verileri üretmediğimiz için ne yapacağız? Kendi verilerimizi yazacağız. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir tane request yazacağım buraya. Diyeceğim ki arkadaşım bu yukarıdakilerin hepsini buraya ekliyorum. Tabi ben gönderirken yazacağım o değerleri. Şu an değil. Price. Price'ı gönderirken dizi şeklinde gönderebilirim. Paid Price'ı yine aynı şekilde basket ID, bunları aslında dizi şeklinde gönderebilirim. Ya da daha doğrusu şunları dizi şeklinde gönderebilirim. Bunlar genellikle tekli diye hatırlıyorum. Zaten birazdan aynı şekilde yaparken bunları göreceğiz. Ben bunları gönderdikten sonra EasyPy yakalayacak. Yakaladıktan sonra ona göre işlemler yapacak. Tabi burası sadece benim göndereceğim verilerin kısmı. EasyPy'in yakalaması için de şu şekilde bir diyeceğiz ki EasyPy Payment Track. Yanlış hatırlamıyorsam Node.js ama Next.js'de bu arkadaşlardan birinde sıkıntı yaratıyordu sürekli. O yüzden dolayı yani bu arkadaşın kütüphanesini yüklerken problem oluyordu. Bir türlü çözemedim ben o sorunu. O yüzden dolayı ne yapıyorum? Node.js ile bir alternatif düşünerek aynı şekilde bunu kullanarak işimi çözmüş oluyorum. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra bunlardan dışarı çıkıyoruz. Şimdi biz bunları bir yerde yayınlamamız gerekiyor. Yayınlamamız için de bir port söylememiz gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Diyorum ki 3001 portunda bana yayın yap. Yayın yaparken işte bunu dinle ve bu şekilde çalışsın diyorum. Eğer ki siz bu portu kullanıyorsanız 3002 şeklinde değiştirebilirsiniz ya da başka bir şekilde değiştirebilirsiniz. Buradaki port numarası tamamen size kalmış. Ben burada zaten environment'ımda herhangi bir port numarası söylemedim zaten. Şu an için diyorum ki 3001'de çalışsın, problem değil veya diyerek zaten söylüyorum. Ya da environment dosyama yine ekstradan bir port numarası söyleyebilirim. Şimdi tekrar geliyorum. Bu klasörümün içine girmem lazım. Evet, neredeyim şu an? Şöyle clear diyelim. Evet, bu arkadaş birazcık boyu küçük kaldığı için şöyle oldu. Şöyle yapalım tekrar. Diyelim ki CD dosyamın ismi sanal post diye hatırlıyorum. Evet, pardon, geri geleceğiz öncelikle. CD sanal post diyeceğim ve bunun içindeki
neyi çalıştıracağız biz? Server.js'yi çalıştıracağız. Bunun için buraya not server.js diyorum. Bunu dedikten sonra bakın artık bu server çalışıyor. Bu burada çalıştığı sürece ben bu arkadaşa istek atabilirim. Bununla başka bir işim olmayacak zaten. Şimdi artık diğer işlemlerimi yapacağım. Buradan sadece bir istek attığım zaman geliyor mu gelmiyor mu? Burada aynı zamanda yakalayarak da bir yandan ne yapabilirim? İşlemleri görebilirim. Şimdi artık diğer tarafı yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi ödeme adımı yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Öncelikle name alanıma tekrar şunu ekleyeyim. Daha önce çünkü istek attım. Yeni attığım istek en azından belli olsun diye şu an bunu aynı şekilde gelip bekliyorum. Onun dışında e, burada birkaç tane daha şey tanımlayacağım. Şimdi normalde biz bir items'ları sildik ama burada yine ihtiyacımız olacak. Console.log'dan görerek yine items'larımıza bakarak yazalım. Size bu şekilde göstereyim yine. Daha sonra benim burada yeni bir const'a ihtiyacım var. Hemen şöyle tekrar gelip diyeceğim. Const response virgül set response diyelim. Bununla gelen sonuçları yakalayalım ve ona göre bir şey yapalım. Şöyle direkt kopyalayayım, olmazsa use state aynı şekilde ekleyeyim. Çünkü kopyala yapıştır yapacağım. Bazı şeyleri hata almayalım diye. Onun dışında tekrar şöyle geleceğim. Bir tane toast ekleyeceğim. İşlem başarılı ya da başarısızsa mesajları yazdırmak için aynı şekilde bu arkadaşı kullanacağım. Şimdi tekrar şöyle aşağı doğru geliyorum. Biz burada normalde on submit data şeklinde bir şeyler söyledik. Şimdi ben bunun içine normalde yapmamız gereken şeyleri yazacağım ve öncesinde tabi buranın ASYNC data olması lazım. Önce bunu ayarlayayım. Şimdi bizim burada göndereceğimiz değerleri normalde ben başka bir projede yapmıştım. Sadece şu an boş olan değerlerini direkt kopyalayacağım ve üzerinden ne yapacağım? Yapacağım işlemleri. Şimdi şöyle tekrar geleyim. Şöyle hepsini buraya yapıştırayım ve teker teker bunlara bakalım. Şimdi bu değerlerin hepsini normalde bizden zaten EasyCo istiyor. Tabi buradaki değerlerin hepsi yanlış. Ben sadece dediğim gibi bunları tek tek e, yazmak yerine şu an kopyaladım. Üzerinden düzelterek gideceğim. Şimdi payment card diyor. Daha sonra card holder name diyor, holder name diyor. Şimdi biz normalde verilerimize erişirken burada data ile birlikte erişmem gerekiyor. Yani ben bunun içindeki inputlara vesaire erişmek için şuradaki değerlere datayı kullanacağım. O yüzden dolayı tekrar geliyorum buraya, data nokta holder name buradaki ismiyle yine aynı olmak zorunda. Kart numaraya ben CC number demişim. Yine benim göndereceğim değer. Kart number için data CC number olacak. Expires month için yine aynı şekilde data nokta month. Yine aynı şekilde data nokta year. Yine data nokta CVC diyeceğim. Evet, bunları bu şekilde ekledim. Registered Card bölümü, kaydı kaydetmek istiyor musunuz diye bir seçenek var. Daha önce kullanmadım, o yüzden dolayı bilmiyorum. Bir yaparsak sanırım kaydediyor. Ben bunu sıfır olarak bırakacağım. Yine isterseniz siz tabii ki dokümantasyonuna bakarak bunu deneyebilirsiniz. Bunlar standart, dediğimiz gibi burada bu arkadaşın istemiş olduğu şeyler. Bunları teker teker yazmamız gerekiyor. Şimdi burada bazı veriler oldukça gereksiz ama bunları sürekli, yani bizim projemizde gereksiz demeyelim de bizim projemizde olmadığı için bazılarını buradaki gibi standart şekilde bırakacağız. Şimdi bizim burada görmüş olduğumuz gibi bir alıcı bölümümüz var. Şimdi bizim normalde alıcı ile ilgili bilgileri biz yani user ile ilgili bilgileri vesaire çok fazla almadık, kullanmadık yani. O yüzden dolayı buradaki verilerin bazılarını düzelteceğim, bazılarına hiç dokunmayacağım. Mesela data name alanını buradan direkt aslında alabilirim. Normalde burada aslında kayıt ne olması gerekiyor? Giriş yapan kullanıcının verilerini normalde almamız gerekiyor. Aslına bakarsanız bu kısımda da normalde ödemeyi yapan kişinin verilerini almamız gerekiyor. Gerçi burası adres, yani biri birine hediye ediyor olabilir mantıken, o şekilde düşünecek olursak. Normalde burada dediğimiz gibi normalde kullanıcının şeyini almamız gerekiyor ama biz şu an buradaki ismi alarak aynı şekilde gidelim. Data name diyeceğim. Bu değerler normalde bize şöyle buradan geliyor. Birazdan item'daki değerleri de almamız gerekecek. O yüzden dolayı zaten item'ları yazdırdım. Şöyle şunları da göstereyim. Bu da bir yandan böyle açık kalsın. Tamam. Sonra surname kısmı için biz normalde bu alanı parçalamadığımız için o yüzden dolayı direkt bunu da bu şekilde bırakacağım. Hatta YouTube diyelim. Sadece burada bu şekilde olsun. Telefonun için bir alanımız var zaten. O yüzden dolayı buraya direkt data nokta font diyebilirim. E-mail için burada bir alan eklemedik. Normalde bunları da aynı şekilde eklememiz gerekiyor. Şurada bir adres kısmımız var. Bunu da mesela data nokta adres
diyerek alabiliriz. Nasıl yazmışız? İngilizce tam doğrusunu yazalım, sıkıntı olmasın bize. Daha sonra IP adres city, bunlar da normalde aynı şekilde bizim normalde göndermemiz gerekiyor. Çünkü faturalandırma ve diğer işte zorunluluklardan dolayı normalde bu verilerin tamamının doğru bir şekilde yazılması gerekiyor. Daha sonra shipping adres kısmımız var. Bu shipping adres kısmında da zaten buradaki verileri aynı şekilde alacağız. Contact name için datadaki name'i yine aynı şekilde alalım. City bölümü, bunları yine parçalamadığımız için yine şurada yine data adres bölümüne yine bunu yazalım. Normalde bunları da aslında parçalayarak kullanıcıdan almamız gerekiyor. Contact name kısmımız yine burayla bunların ikisi aynısı. Birisi shipping adres, birisi binding adres. Bunları zaten bazı sitelerde görmüşsünüzdür. Farklı farklı alırlar. Biz şu an yine aynı şekilde alarak devam edeceğiz. Gelelim basket items kısmımıza. Şimdi bize burada bir tane örnek olarak basket items getirdim ben. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta, en önemli noktalardan bir tanesi fiyat kısmı. Şimdi biz buradaki fiyatımızı amount'tan alacağız. Ama birazcık daha aşağı inecek olursak buradaki döngüde olan şeylerin toplamı buradaki fiyatı vermek zorunda. Eğer ki siz buraya atıyorum 300 yazdınız. Buraya 300 yazdınız. Ama iki tane ürün var. Biri 300, biri 200, toplam 500 ediyor. Eğer ki burası 500 değilse o zaman işte problem olacaktır ve API'den olumsuz cevap alırsınız. Şimdi aynı zamanda olumsuz cevapları aldıktan sonra ne gibi nasıl göreceğiz, onlara da bakacağız aynı zamanda. Şimdi normalde burada item tipi kısmı var. Yine bu da zorunlu bir bölüm. Burada item tiplerine bakabilirsiniz. Dijital, e, işte dijital, fiziksel, bunları da aynı şekilde istemiş olduğu formatta yazmamız gerekiyor yine. Biz o yüzden dolayı şu an burayı da dokunmayacağız. Ben sadece şöyle yapayım ya da böyle olsun. Şöyle yapalım. Sadece araya şöyle bir şeyler ekleyeyim. Daha sonra bunları sileriz. Bu şekilde olacak. Şimdi benim burada normalde kendi basketimdeki ürünleri aynı şekilde getirmem gerekiyor. O yüzden dolayı şu arkadaştan bir tane daha kopyalayayım. Bu sadece şey için duracak. Bakabilmem için duracak, yani name, kategori vesaire, bunlara bakabilmem için duracak. Şimdi burada yeniden bir tane bizim bir sorgu yapmamız gerekiyor. Buraya tekrar eşittir diyorum. Benim normalde items'ım var zaten. Tekrar burada bir map çalıştırıyorum ve içinde item'ı aynı şekilde gelip gönderiyorum. Parantez, süslü parantez. Burada söylemiş olduğu gibi değerleri aynı şekilde döndüreceğim. Şunları yine aynı şekilde geleyim buraya kopyalayayım. Item ID kısmına bizim item'dan gelen ID'miz şeklinde yazalım buradaki değerlere bakarak. Name kısmımıza item'dan gelen name şeklinde yazalım yine. Başka kategori alanımızı biz eklemedik buraya, aklıma gelmedi. Açıkçası kategori bölümünde aslında buraya aynı şekilde ekleyebilirdik. Burada kategorileri de gösterebilirdik. Normalde items bölümümüzde kategoriler olmadığı için kategoriler bölümüne pek fazla dokunmayacağım. Item type kısmını dediğim gibi fiziksel şekilde yapmamız gerekiyor normalde. Şöyle yapalım ya da dursun bu şekilde, problem değil. Bir hatamızı da göstermek istiyorum. O yüzden dolayı price kısmına yine item nokta, buradaki bizim değerimiz ne? Amount, yine aynı şekilde amount diyerek kullanacağım. Şu arkadaşların tipi bozulmuş nedense. Şöyle düzeltelim. Evet. Böyle olacak. Bir parantezsel hata vesaire bir şey yapmış olabilir miyim? Bakalım. Item yok gibi aslında. Basket items. Evet, şurada sanırım şu parantez şurada olması gerekiyor. Şöyle tekrar gelip düzelteyim. Tamam. Hatamız gitti galiba. Yok, gitmedi. Ya da şunun ikisi aynı olduğu için de şey olmuş olabilir. Şunu şuradan bir silelim, hemen bir test edeyim. Bu şekildeyken tamam, hatamız yok. Normali yine bu şekilde ne yapıyoruz? Verilerimizi bu şekilde döndürüyoruz. Sonra payment data kısmına gelelim. Biz burada normalde subtotal diye bir şeyimiz vardı bizim. Bu normalde page sayfasında var zaten. O yüzden dolayı biz bunu forma yine aynı şekilde burada gönderelim. Diyelim ki nerede bu arkadaş değişkenin ismi? Subtotal. Yine tekrar geleyim burada. Form subtotal eşittir. Üstü parantez subtotal diyelim. Ve buradan da yine aynı şekilde bu arkadaşı yakalamamız gerekiyor. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Bir tane interface diyelim. Checkout form props subtotal. Ops. Evet, şuradaki ismiyle aynı olmak zorunda. Subtotal string diyelim. Ve burada tekrar yeniden bu arkadaşları çağıralım.
Evet, subtotal tamam. Şunu kaydedelim. Bunu kaydedelim. Tamam. Evet, şimdi tekrar buraya geliyorum aynı şekilde. Nerede o arkadaş? Birazcık daha. Evet, şu payment data'da benim aynı şekilde subtotal'i burada söylemem gerekiyor. Burada yine aynı şekilde paid price kısmı var. Buraya da yine aynı şekilde subtotal'i söylemem gerekiyor. TR'ye basket ID'ler normalde yine aynı şekilde bizim bir şekilde üretmemiz gerekiyor aslında. Ya da bu şekilde de kalabilir. Problem değil şu an için. Payment kart bizim normalde yukarıdaki tüm verilerimizi bize yine aynı şekilde buradakilerin hepsini çekiyor. Daha sonra bu yer kısmını aynı şekilde alıcı kısmını çekiyor. Shipping adres, binding adres bunları çekiyor. Basket items'ı çekiyor. Ve bu şekilde bizim 3001 portuna AP Payment'a görmüş olduğumuz gibi istek atıyor. Bu adres normalde nereden geliyor? Buradan geliyor. Ve 3001 portunu zaten açmış olduğumuz için biz bu adrese ne yapıyoruz? Bir istek atıyoruz. Bu isteği attıktan sonra set response data diyerek bunu response'e atıyorum. Daha sonra buraya tekrar gelelim. Console.log response.data diyelim ve bu arkadaşlar tekrar gelip burada yazdıralım. Hemen gelip bir deneyelim bakalım ne olacak. Gelip submit diyorum. Şöyle bakalım ne oldu, ne bitti. Şöyle bakalım. Evet, burada bir şeyler var. Burada bir şeyler var ya da göndermedim. Şu an tam da emin olamadım. Axios is defined demiş. O yüzden dolayı anlaşılan göndermedi. Axios'a şöyle tekrar geleyim. Aynı şekilde ekleyeyim. Tamam. Şu arkadaşlar şuradan temizleyeyim. Tekrar submit atalım. Evet, status görmüş olduğumuz gibi yazdı burada ve error kod yazdı ve buraya baktığımızda diyor ki card holder name gönderilmesi zorunlu diyor. Biz card holder name'i gönderirken bir sıkıntı olmuş anlaşılan. Hemen şöyle tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Card holder name, evet, data holder name, bir problem olmaması gerekiyor normalde. Bakalım. İsmi mi yanlış? Ops. Şöyle tekrar gelip bakacağım. Bir sıkıntı yok gibi. Şöyle bir daha buradan kopyalayayım. Evet, bir sıkıntı yok gibi. Tekrar yeniden bir daha bir deneyeceğim. Submit diyelim. Gönderilmesi zorunlu dedi. Şuraya başka bir şeyler yazalım tekrar. İsim soyisim olmadığı için belki de diyeceğim. Değil. Card holder name. Evet. Evet, bir de kopyalayabilirsem şunu. Evet, şöyle tekrar bakalım. Evet, normalde gönderiyoruz biz bunu. Şöyle aşağı doğru tekrar inelim. Payment card, evet, gönderiyoruz. Payment data, herhangi bir sıkıntımız yok gibi. Tekrar yeniden bir daha bir deneyelim. Sayfamı bir yenileyim olmazsa. Tekrar şöyle bir bakalım. Submit diyelim. Çok ilginç, gönderiyoruz zaten. Evet, bir şey yanlış yazmışım sanırım. Şöyle tekrar geleceğim. Buraya aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Şuradaki acaba holder name'i mi yanlış yazdım? Yok. Şöyle tekrar geleceğim. Kopyalayacağım. Evet, şurada bir harf sorunu var sanırım. Bakalım. Evet, n'sini büyük yazmışım. O yüzden dolayı problem olmuş. Şu an tekrar gelip aynı şekilde bunu düzelteceğim. Tekrar buraya submit diyeceğim. Bakın, bu sefer dedi ki bana basket item tip geçersiz dedi. Basket item tipi dediğim gibi bizim bunu yine aynı şekilde fiziksel ya da işte dijital diye söylememiz gerekiyor. Tam olarak şöyle arada I olması lazım. Şöyle tekrar geleyim. Yeniden bir daha bir submit diyelim. Bakın, bu sefer bize success cevabını verdi. Yani benim artık başarılı bir şekilde işlemim oldu. Hemen tekrar buraya bir giriş yapıyorum ve göndermiş olduğum değerlere bakıyorum. Hemen doğrula diyelim. İşlemler diyelim. Tüm işlemler diyelim. Burası bazen gelmiyor. İşlemlerde ara yapmanız gerekiyor. Bakın, en son gönderdiğim veri YouTube olarak burada güncellemiştim zaten. O yüzden dolayı rahat bir şekilde görelim diye. Nerede o arkadaş? Evet, bakalım. Evet, şurada YouTube yazmıştım. Surname'e normal giremiyoruz diye. Bunları zaten bu şekilde güncellemiştim. Tekrar şöyle gelip üzerine tıklayacağım ve bakacağım neler var neler yok diye. Şimdi görmüş olduğunuz gibi benim tüm verilerim buraya aynı şekilde işlendi. Basketimde iki tane ürün var. Yine görmüş olduğumuz gibi burada fiyatları vesaire yazıyor aynı şekilde. Üye iş yerine aktarılacak tutar bilmem bir şeyler görmüş olduğunuz gibi var. Kart numaralarım var. Bunlar var.
Görmüş olduğumuz gibi bunların hepsini bu şekilde EasyCode'un istediği gibi yapıyoruz. Şimdi artık bundan sonra ne yapacağız? Normalde biz burada ne dedik? Response.data dedik. Şimdi bu datanın yanına aynı zamanda gelip success dersem şöyle yapalım. Nokta success diyelim. Tekrar gelip aynı şekilde submit dersem bakın artık bana undefined dedi. Ee, Şöyle yapalım bakalım. Ben success'imi yanlış yazdım. Pardon, status yazacağız. Özür dilerim. Buraya tekrar geliyorum. Status diyorum. Tekrar buraya submit diyorum. Bakın durumumuzda bize success dedi. Eğer ki hatalı bir şey girmiş olsaydım, şöyle bir tanesini sileyim, başka bir şey yazalım bakalım. Submit diyelim. Tekrar bakalım. Görmüş olduğumuz gibi bunu yazacaktı. Şimdi mantıken bu birden fazla şey var burada. Test kartlarına gelecek olursak burada birden fazla hata sebebi var. Siz tabii ki profesyonel bir şekilde bir web sitesi yaptığınız zaman buradaki tüm hata kodlarına göre şartlar yazabilirsiniz. Ama şu an ben tek tek hepsine şartları yazmayacağım. Ne diyeceğim? Success'e durum bunu yap. Değilse bunu yap diyeceğim. Tabii siz if else de kullanarak hepsi için ayrı ayrı birer şartlar yazabilirsiniz. Mesela şu kartı girdiğimiz zaman burada ne geliyormuş mesela bakalım. Submit diyelim. Yine feature geldi mesela. Şunu deneyelim mesela. Bu geldi. Ya da feature değil. Buradaki tüm datayı aynı şekilde okuduktan sonra tekrar göstereyim. Submit diyelim. Bakın burada işlem onaylanmadı. Mesajları yine aynı şekilde gelip burada okuyabilirsiniz. Derseniz ki mesela burada error kod bu. Mesaj buymuş. Direkt kullanıcıya mesajı da yazdırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Console.log mesaj bu şekilde sanırım. Tekrar bakalım. Undefined. Ms küçük deneyim. Burada büyük gördüm diye öyle yaptım ama tekrar bir daha bakalım. Undefined bir şeyi yanlış yazıyoruz ama hemen şöyle tekrar bakıyorum. Evet, submit. Evet, burada mesaj olarak geçiyor ama bir şeyin içinde sanırım error mesaj diye geçiyormuş, pardon. Yan tarafı görmemişim. Şu şekilde tekrar gelirsem aynı şekilde nokta error mesaj, kullanıcıya aynı şekilde error mesajı da ne yapabilirsiniz? Yazdırabilirsiniz. Şimdi biz artık şunu yapacağız. Burada diyeceğiz ki bunun artık bir işimiz bitti. Eğer ki durum buysa, durum şuysa diye değerlerimizi yazacağız. Diyeceğim ki if response nokta data nokta status eşitse success'e, o zaman bana şunu getir. Bunun için tost kullanacağım. Bir tane tost kopyalıyorum buraya. Diyeceğim ki durum success ve bizim zaten varyantımızı tanımlamıştık. Order success şeklinde yazsın. Ama değilse o zaman yine aynı şekilde tekrar buraya geleceğim. Bir tane daha bundan yapıştıracağım. Bu sefer kırmızı alanları istiyorum. O yüzden dolayı şunu bu şekilde yazmamız gerekiyor ve order error şeklinde yazsın. Eğer ki biz burada bir try catch işlemi yaptık. Burada console.log error dedik. Buraya da yine aynı şekilde bir tost da yazdırabiliriz aslında. Console.log yerine bunu da kullanabiliriz. Tamamen tercih meselesi. Ben şu an için herhangi bir şey yapmayacağım ama kullanıcıya aslında mesaj yazdırmak daha mantıklı da olabilir. Hatta yazalım biz buraya. Error'una da tekrar artı error şeklinde diyelim. Bir hata olduğu zaman kullanıcıya da bunu yazsın. Şöyle hemen sayfamı yeniliyorum. Şu an başarılı kartım geldi. Çünkü varsayılan onu yazmıştım. Tekrar submit diyeceğim. Order success diyerek benim işlemi başarılı bir şekilde yaptı. Tüm işlemler bölümüne tekrar gelecek olursak bakın başarısız işlemleri de görebiliyorum. Burada diğer atmış olduğum istekleri burada hepsini listeleyebiliyorum. Şöyle işlemleri de ara yapalım. 1-2 saniye bazen geç gelebiliyor. En son atmış olduğumuz işlem tekrar bakalım. Evet, en son görmüş olduğumuz gibi işlemimiz başarılı. Burada bunları da ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Artık ne yapacağız? Burada diyeceğiz ki eğer ki benim işlemim mantıken başarılıysa sadece tost mesajı yazmamalı. Benim buradaki sepetteki ürünlerimi silmeli ve bunlara bir order diye bir veri tabanına kaydetmeli ki siparişi biz de aynı şekilde tamamını görebilelim. Burada görmüş olduğumuz gibi tüm verilerimiz yok. Var, evet, bir iki bir şey. Buradan da aslında takip edilebilir ama bunu bir panelden takip etmek daha mantıklı olabilir. O yüzden ne yapacağız? Bununla ilgili yeniden bir collection oluşturacağız. Oluşturmuş olduğumuz collection'la birlikte buradan göndermiş olduğumuz değeri veri tabanına yazdırarak işlemimizi tamamlamış olacağız. Şimdi birazdan aynı şekilde bunun ayarlarını yaparak devam edelim. Evet, şimdi collection'larımızı oluşturarak veri tabanına kaydetme işlemini yapacağız. Öncelikle şuradaki şu item bölümümüze tekrar yeniden gelelim bakalım. Burada şimdi sepette görmüş olduğumuz gibi birden fazla değer olabilir. Bunun için öncelikle bir tane collection oluşturmam gerekiyor.
Normalde biz burada bir collection oluşturuyorduk. Burada ama bu sefer collection değil, aslında bir komponent oluşturacağız. Daha sonra oluşturmuş olduğumuz collection'la da bu komponenti birleştireceğiz. Yani ben şunu yapacağım. Diyeceğim ki name bir defa kullanılır, telefon bir defa kullanılır, adres bir defa kullanılır. Ama basketteki bilgiler birden fazla kullanılabilir. O yüzden dolayı biz burada bir tane komponent oluşturacağız. Oluşturacağımız komponenti de yeni oluşturacağımız collection'la birleştireceğiz. Hemen şimdi adımlarımızı yapalım. İsimli order list diyeceğim ve şu şekilde oluşturacağım ve continue diyeceğim. Burada şuradaki isimlerle aynı olmak zorunda. Hepsinin olması gerekmiyor ama ihtiyacımız olanları yine aynı şekilde almamız gerekiyor. Mesela amount değerine ihtiyacımız var. Hemen şöyle gelip yazalım ve türünü seçelim. Burada türler kesinlikle önemli. Buradaki tür eğer ki number'sa, siz gidip string verirseniz normal olarak çalışmayacaktır. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Color'u yine aynı şekilde ekleyelim. Text diyelim. Aynı şekilde size ekleyelim. Text diyelim yine aynı şekilde. Sonra tekrar bakalım. Images'ı istemiyorum. ID değerimiz var. Yani bir product ekleyeceğim. Burada relation seçiyorum. Product diyorum. Birebir ilişki diyorum bu şekilde. Tekrar yeniden geliyorum. Adet kısmımız var. Quantity yani. Bunun için number diyeceğim. Integer değeri. Başka neyimiz var? Size değerini zaten yazdırdık. Sanırım eksik bir şey kalmadı. Buradaki name'i vesaire alabiliriz ama zaten product'ımız içinde name var. O yüzden dolayı almaya pek de gerek yok bence. O yüzden dolayı almayacağım. Bunları bu şekilde ne yaptım? Yazdım. Benim için farklı bilgiler bunlar zaten. Sonuçta bunları böyle direkt oluşturuyorum ve save diyorum. Bunu oluşturduktan sonra yine aynı şekilde yeniden bir collection oluşturacağım. Bu oluşturacağım collection'da bunu ekleyeceğim. Şuradan create new collection diyelim. Şöyle sayfamı yenileyim. Bunu oluşturduktan sonra genellikle hata veriyor zaten. Collection diyelim ve order diyelim. Daha sonra da continue diyelim. Evet, yine verdi, şöyle görmüş olduğumuz gibi tekrar yeniden bir daha oluşturacağız. Order diyelim. Continue diyelim ve burada alanlarımızı teker teker yazalım. Şimdi benim burada mantıken kullanıcının ismini vesaire almam gerekiyor. O yüzden buraya name alanı ekliyorum. Tamam. Telefon alanımız var yine aynı şekilde. Adres alanımız var. Tamam. Başka toplam fiyat alanımız var. Onu subtotal olarak ekleyeceğiz. Çünkü bu sayımız normalde bizim zaten desimal bir sayı. Bunu ekliyoruz. Başka neye ihtiyacımız var? Şunu ekleyelim ekstradan. Payment text diyelim. Bunu da normalde eğer birden fazla ödeme yöntemi kullanıyor olursanız mesela ne yapabilirsiniz? Türleri en azından filtrelemek için kullanabilirsiniz. Ben de şu an için en azından bu şekilde bir tane ekleme yapayım. Daha sonra bu işlemi kim yaptı? Bir user ID'ye ihtiyacımız var. Hemen şu arkadaşı yine aynı şekilde gelip ekleyelim. Integer. Evet, integer. Başka sanırım kalmadı. Buradan tekrar geliyorum. Komponent seçeneğini seçiyorum. Biz zaten oluşturduğumuz için burada create diyerek de aslında oluşturabiliyoruz. Use diyeceğim. Select diyeceğim. Ve oluşturmuş olduğumu burada seçeceğim. İsmine de yine order item list diyeceğim. Birden fazla içinde olabilir mi yoksa bir tane mi olabilir? Bizde birden fazla olabilir. O yüzden dolayı repeatable bu şekilde yazıyorum. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşların hepsi bu şekilde oluştu. Save diyerek bunları oluşturacağım. Hemen bununla ilgili bir yandan oluşurken API'mizi yazmaya başlayalım. Daha doğrusu action'ımızı yazmaya başlayalım. Add to cart'ın aynısı olacak. Tekrar gelelim. Diyelim ki create order.ts. Bu arkadaşı direkt yapıştırıyorum. Bunun ismi order şeklinde oluşturmuştuk. Orders olacak mantıken. Geriye kalan hemen hemen her şey aynı zaten. Hatta bakalım. Şunun ismini aynı şekilde gelip değiştirelim. Create order diyelim. Evet, burada başka yapacağım bir şey yok gibi. Bu da tamam. Şuna ihtiyacımız yok. Silebiliriz. Tamam. Şimdi bunu oluşturduktan sonra hemen şu order'ımıza izin vermeye gelelim. Rol bölümüne geliyorum. Authentication sadece giriş yapan kullanıcılar kullanabilir. Order yaratabilir, silemez, sorgulayabilir ve ID'ye göre sorgulayabilir şeklinde yazalım. Zaten burada da yine aynı şekilde bu arkadaşlar çıkacak. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim oluşturma işlemine. Oluşturma işlemi için zaten biz checkout formda eğer ki statüsümüz success'se burada olabileceğini söyledik. Burada adımlarımızı teker teker yazacağız ama öncesinde benim bu değerleri oluşturabilmem için bana ne lazım? Bir JWT lazım ve bir data lazım. Aynı zamanda user ID'ye de ihtiyacım olacak. Bunları teker teker
öncelikle eklemem gerekiyor. Bunun için şu page sayfamıza tekrar gelelim. Bu page sayfamız normalde bizim neresi? Checkout page.tsx, yani checkout sayfamızın zaten ana sayfası. Burada şurada göndereceğim değerleri aynı şekilde bunları ekleyeceğim. User ID değerine ihtiyacım var. User ID eşittir. Evet, user ID tekrar jvt, aynı şekilde jvt diyelim. Bunları direkt diğer tarafta yine yakalayacağız. Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım. Evet. Burada user ID string jvt string diyelim ve bunları burada yine ekleyelim. Bu da tamam. Başka neye ihtiyacımız var? Artık bunları yavaş yavaş şey yapmaya başlayacağız. Ama öncesinde ben yine şuradaki items'larımı getirdiğim gibi silme işlemi yapıldıktan sonra, daha doğrusu silme işlemi değil, buraya submit dedikten sonra şunu yapabilirim. Buradaki bu değerlerin güncellenmesini isteyebilirim. O yüzden dolayı buraya tekrar gelelim. Font page items diyelim ve use cart store diyelim. Ya da şurada da direkt aslında tanımlayabiliriz. Uzun uzun yazmamıza aslında gerek yok. Direkt fetch items diyelim bu arkadaşa. Hiç uğraşmayalım. Bu şekilde olsun. Şimdi başka neye ihtiyacım var? Sonuçta sayfayı benim yönlendirmem lazım. O yüzden dolayı const router use router diyelim ve next navigation kütüphanesiyle kişiyi başka sayfaya yönlendirelim. Hatta yönlendireceğimiz sayfayı da oluşturalım. Şu şekilde diyeceğim, sayfamın ismi my order diyelim. My order sayfası. Bunun içine bir tane page.tsx yazacağım. Rafce diyelim. My order page. Evet, şimdi ben bu arkadaşa gönderdikten sonra diğer sayfa, yani işlem bittikten sonra direkt bu sayfaya yönlendireceğim. Bu sayfayı yönlendirdikten sonra sepette bir şeyler vesaire varsa temizlesin istiyorum. O yüzden dolayı birazcık buraya şu return kısmına birazcık fazla şeyler yazacağım. Yine aynı şekilde benim kullanıcının JVT'sine, user ID'ne vesaire bu sayfada ihtiyacım olacak. O yüzden şunları yazarak başlayayım. Yine aynı şekilde şunlara ihtiyacım olacak. Bunu yazalım ve bir de şunu yazacağım. Bu arkadaş normalde belki ya da yazmayalım, bunu daha sonra yazalım. Şu arkadaş bazen çalışmıyor. Ben denedim, o yüzden dolayı yazıyorum. State'imi değiştirerek yine burada bunun kontrolünü yapacağım. Aslında çalışmazsa, tekrar olmazsa onu deneriz. Şu an bu şekilde kalsın. Tamam. Şimdi benim yönlendireceğim sayfa My Order sayfası. Şimdi benim normalde burada bir success ile ilgili bir alan yaptık ve buranın içinde artık tekrar yeniden verilerimi göndermem gerekiyor. Evet, bulamadım. Nerede orası? Evet, şurası. Tamam. Şimdi yukarıda yapmış olduğum gibi yeniden bir tane şey tanımlayacağım. Const pilot diyelim bu arkadaşa, eşittir. Yine Strapitic API'lere veri gönderirken zaten ya datanın içinde göndermemiz gerekiyor. Name alanı diyeceğim. Datadan gelen name. Daha sonra adres alanımız var. Datadan gelen adres diyelim. Daha sonra telefon alanımız var. Datadan gelen telefon alanı. User ID'miz var. Yine user ID'den geliyor. O yüzden zaten ekledik. Subtotal alanım var. Bu zaten subtotal'den geliyor. Başka payment text alanım var. Bu da içinde EasyCo yazsın. Başka bir de son olarak order item list. Tam olarak bu şekildeydi. Yine buraya da items'larımı gönderdiğimi söylüyor. Buraya kadar tamam. Sonrasında ne yapacağız? Bir tane await create order, create to order mı yazdık? Create, bakalım ne yazmışım? Create order yazmışım. Tamam. Gelmedi ama. Create order. Tekrar geliyorum. Burada data olarak payload'ı göndereceğim. JBT olarak JBT'yi göndereceğim. Daha sonra benim sepeti temizlemem gerekiyor. Bunun için for each diyelim. Item virgül index üstü parantez. Burada diyeceğim ki delete
to cart. Daha önce zaten silme işlemini yapmıştık. Yine burada sadece bir döngüyle birlikte bunların hepsini sileceğim. Item ID jvt diyeceğim. Daha sonra den sonucu yazdırmak istersek response ve şu şekilde bunun arasında bir sonuç vesaire bir şey yazdırabilir. Bunu da burada bu şekilde tanımlıyor. Sonra işlemin bittikten sonra toast işlemimiz vesaire bitti. Router nokta push my order, pardon yanlış yere yazdık. My order diyelim. Biz her ihtimale karşılık burada yazmış olduğumuz fetch items'ı da bir tetikleyelim. Bunun içinde normalde ne vardı ki? Evet, şöyle bir bakmak istiyorum. Tekrar fetch items'ın içinde ne yazmışız? User ID ve JVT varmış. Yine aynı şekilde tekrar geliyorum. User ID ve JVT diyorum. Tamam. Evet, şimdi teker teker bu arkadaşları deneyeceğiz. Şurayı şöyle temizleyeyim. Bilgilerim doğru zaten, submit diyelim. Bakalım ne olacak. Evet, başarılı bir şekilde olduğunu söyledi. Şurada bir hata olduğunu söyledi. Tekrar geliyoruz buraya. Bunların kütüphanelerini yüklememişiz anlaşılan. Nerede o sayfam? Create order. Evet, şu sayfam. Şunu aynı şekilde gelip yükleyelim. Başka sanırım bir şey yok gibi. Aslında burada use effect vesaire de yazmam gerekiyor. Şu an sayfam yenilendiği için gitti ama ben bunu bir daha test edeceğim. Şu an hatadan dolayı büyük bir ihtimal gitti. Şunlardan şöyle bir tane daha add to cart diyelim, ekleyelim. Şu an önemli olan bölüm benim için sepetin sıfırlanması. Ya büyük bir ihtimal veri tabanına zaten kaydettik. Hemen şöyle bu arada ona da bakalım. Cart order bölümüne gelelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi kaydettik. Burada görmüş olduğumuz gibi bunlar bu şekilde. Diğer verilerimizde bir sıkıntı yok. Tekrar şöyle checkout diyelim. Submit diyelim. Bakalım ne olacak. Evet, bakın burada görmüş olduğumuz gibi hala kaydım duruyor. F5 yaptığım zaman gidiyor. O yüzden dolayı burada şöyle yapacağım tekrar. My Order sayfasında bir tane state tanımlayacağım. Şu şekilde olacak ismi. Fetch Trigger. Bu şekilde use state'in şöyle kütüphanesini yükleyelim. Onun dışında tekrar yeniden bir user effect yazacağım. Şunu yazmadan denediğiniz zaman genellikle problem oluyor. Yeni bir state ile atadığımız zaman otomatikman bu sorun ortadan kalkıyor. Hemen şu user effect ile şöyle direkt kütüphanesini yükleyelim. Geriye kalan işlemlerimiz sanırım tamam. Şimdi hemen bu arkadaşla yeniden bir denemek istiyorum. Şöyle add to cart diyeceğim. Bir tane ekleyelim. Birden fazla da ekleyebiliriz. Problem değil. Sonuçta çalışıyor. Yani burada zaten gördük çalıştığını. Hop, göstereyim tekrar. Mesela bunda ilkinde iki tane kaydımız var. Görmüş olduğumuz gibi. İkincisinde bir tane kaydımız var. Bir sıkıntımız yok bununla ilgili. Tekrar buraya geliyorum. Ama silme işleminde bir sorun var mı en azından. Onu da görelim hatta. White. Bunu da ekleyelim. Add to cart diyelim. Ben size seç diyor. Add to cart diyorum. Tamam. Tekrar yeniden buraya geliyorum. Checkout diyeceğim ve submit diyelim. Evet. Bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi burayı sıfıra çevirdi ve My Order Page sayfasına dönüştürdü. Şimdi artık My Order Page sayfamızı yapabiliriz. Siparişin detaylarını söyleyebiliriz ya da geçmiş siparişleri gösterebiliriz. Ben yine de tabii ki fazla sayfa tasarlamamak için burada ne yapacağım? Tüm siparişlerimi sadece direkt yeniden göstereceğim. Bu şekilde sipariş gösterme sayfasında yapmış olacağım. Şurada bizim normalde profil yazıyor. Burada bizde profil yazmasın. Şey sayfasına yönlendirelim bunu. Profil sayfası yapmayacağım zaten. My Order sayfamıza yönlendirelim. O yüzden dolayı şu user menüye geleyim. Burada profil sayfasına bir link verelim. Bunun için şöyle diyebiliriz. 10 klikten sonra şuraya git vesaire diyebiliriz ya da burayı profil şöyle yapsak daha mı mantıklı olur, bir deneyelim. Evet, link daha önceden eklemişim sanırım. Href my order diyelim. Şu arkadaşı bunun içine alalım, bakalım çalışacak mı? Bir hata alabilirim belki. Almadık. İsmini profil değil my order olarak değiştireyim. Ana sayfama geleyim.
Tekrar gelelim. My order diyelim. Tamam, bir sıkıntı yok. Bazen şunların çakışma durumu olabiliyor. İşlerine işte S vesaire yazmamız gerekebiliyor zaman zaman. Problem olmadı zaten. Başarılı bir şekilde bu arkadaşlar da yaptık. Burada child bir yere key vermediğimi söylüyor. Key'den dolayı bir problem olduğunu söylüyor. Product form TSX 122 diyor. Product form TSX 122 neredeymiş? Evet, şurada key vermediğimi söylüyor. Görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşta da bir tane döngü var sonuçta. Burada hemen şöyle tekrar gelelim. Key diyelim. Şöyle diyelim. Product nokta ID diyelim. Bu arkadaşı ekleyelim. Tekrar şöyle yeniden bakalım. Başka bir hata görürsek yine aynı şekilde buradan bakarak düzeltebiliriz. Bir yerde diyor class kullanmışsın sen diyor. Stil kullanmışsın diyor. Bunları düzeltmen gerekiyor diyor. Onu da şöyle hemen yeniden bakalım. Class eşittir yazarsam kullanmadım sanırım ama yok. Stil kullandım o herhalde o zaman. Bakalım. O da yok. Evet, bu hatayı şu an için çözemedim ama birazcık araştırarak isterseniz çözebilirsiniz. Problem değil. Bunları da bu şekilde hallettik. Artık geriye sadece bir My Order Page sayfamız kaldı. Bunu da yaptıktan sonra zaten projemizi bitireceğiz. Evet, şimdi iki tane bug'ımız var. Bunları düzelterek devam edelim. Şimdi herhangi bir kategoriye tıkladıktan sonra bak Add to Cart çok hızlı tıkladığım zaman burada 2 saniyelik bir gecikme yüzünden buraya yeniden bir sayfa atması gerekiyor. Bir yenilemesi gerekiyor. Şu an olmadı. Daha yeni olmuştu. Tekrar yeniden bir daha bir bakacağım. Kozmetik diyelim. Tekrar basalım. Evet, ya da şöyle tekrar yeniden deneyelim. Ya da şöyle sayfamı yukarıdan bir tekrar yenileyim. Add to Cart diyelim. Bakın görmüş olduğumuz gibi gitti. Bu normalde olmaması gerekiyor. Bunun normaldeki sebebi bizim şuradaki biz burada bir search sayfası yaptık. Search sayfasına dedik ki 2 saniyelik bir gecikme olsun dedik. Biz normalde bu gecikmeyi normalde nereye vermemiz gerekiyor? Buraya yazıldığı zaman vermemiz gerekiyor. O yüzden dolayı bizim buradaki bu arkadaşı buradan silmemiz gerekiyor. Bunu sildikten sonra yeni bir tane use state tanımlayacağım. Use state'lerimi hepsini yukarı doğru tanımladığım için yine aynı şekilde bunun altına tanımlayacağım. Ve use state'imin ismi tam olarak bu olacak. Ve başlangıçtaki değeri null şeklinde olacak. Daha sonra ben buradaki bu arkadaşı birazcık oynayacağım. Yine set search vesaire kullanacağız. Öncelikle biz buradaki değerimizi şöyle value'ya atayalım. Diyelim ki target nokta value diyelim. Daha sonra set search diyelim ve value değerini tekrar buraya atayalım. Daha sonra eğer ki if the bounce timeout clear timeout diyerek bunu buraya atayacağım. Sonra tekrar yeniden geleceğim. Diyeceğim ki const timeout eğer ki bir sıkıntı yoksa o zaman set timeout parantez şöyle tekrar geleceğim. Yapmam gereken normalde use effect'te yapmam gereken işlemleri tekrar yeniden buraya yazacağım. Diyeceğim ki q value virgül yine saniyesini söyleyeceğim virgül ve set debounce timeout atayarak yine aynı şekilde bu arkadaşı kullanacağız. Evet, tekrar yeniden geldiğimizde sayfamıza şöyle yenileyelim, herhangi birine girelim. Add to cart diyelim, bir şey yok çünkü sayfamızda herhangi bir yenilenme yok. Tekrar şöyle bakalım, add to cart diyelim, yine bir şey yok. Yani kısacası bunu bu şekilde çözmüş oluyoruz. Şimdi herhangi birine gelelim. Arama bölümlerimiz çalışıyor mu bakalım. One yazalım. 2 saniyelik bir farkımız var. Direkt görmüş olduğumuz gibi düzeltti. Tekrar herhangi birine yine aynı şekilde geleyim. Bunları seçtiğim zaman herhangi bir sorunumuz yok yine. Add to cart diyerek yine aynı şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bu birinci bug'ımızdı. Şimdi gelelim ikinci bug'ımıza. Normalde biz add to cart dediğimiz zaman herhangi bir şey yazdığımız zaman bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Ve bu da çok hoş olmuyor çünkü sepet işlemleri vesaire hepsi bu tarafta. Bu arkadaşa ya süre vereceğiz ya da yerini vesaire değiştireceğiz. Benim sağ tarafım bu işler için pek fazla müsait değil ama sol tarafım bu işler için bence müsait. O yüzden dolayı add to cart dediğimiz zaman bu arkadaş buraya gelmesin. Bunun için Toast'un içine geliyoruz ve burada write bölümlerimiz var. Hepsine geliyorum şöyle. Write'ların hepsini arkadaşım sen bana left olarak değiştir diyeceğim. Burada normalde zaten 3 tane write var. Fazla yok görmüş olduğumuz gibi. Hepsi de bu class name'in içinde. Bunları ben artık left'e atayacağım.
Şu şekilde hepsini değiştir diyorum. Kaydediyorum. Bakalım artık bu işlemlerim ne olacak? Bu tarafta olacak. Sadece şu arkadaşın yeri güzel olmadı sanırım. Bu arkadaş için de şöyle tekrar geri alayım olmazsa. Kendimiz düzeltelim. Tekrar left diyelim. Bir sonrakini bulsun. Data state timeout. Sanırım bu değil. Tekrar bir daha bir yazalım. Bir de burada bu arkadaş var. Ya da bu ikisini şöyle tekrar düzeltelim. Yeniden bir tane ürün atayalım buraya. Diyelim add to cart. Evet, yine x'i bunun bu tarafa evet geçmedi. Neyse, birazcık tasarım oynayarak bunu da düzeltebiliriz. Problem değil. Ama genel olarak baktığımızda artık bizim işlemlerimiz ne olacak? Bu tarafta olacak. Ve bu yüzden bize fazla bizi etkilemeyecek. Direkt checkout tuşuna rahat bir şekilde buradan hızlı işlem yapanlar için sorun olmadan bunları bu şekilde kullanabileceğiz. Şöyle silme işlemi yapalım mesela. Buraya eklememişiz mesela, silme işleminden sonra başarılı gibi. Öyle bir şeyler de yine aynı şekilde eklenerek yapılabilir. Bu iki tane hatamızı da bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi artık My Order sayfamızı yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi siparişlerimizi gösterebilmek için şuradaki şu sayfamızı yaparak devam edelim. Şimdi My Order sayfamızda öncelikle Shotgun'dan şöyle bir, neydi onun ismi, Collapse kullanmayı düşünüyorum. Böyle tıkladığımız zaman görmüş olduğumuz gibi bir açılır menüsü var. O yüzden dolayı ilk olarak bunu yükleyerek başlayacağım. Hemen projemi durduruyorum ve bu arkadaşı yüklüyorum. Onun dışında ben tarihleri yazmak istiyorum. Sonuçta siparişin tarihi önemli. Bu yüzden dolayı Moment denilen bir tane şey yükleyeceğim. Paket yükleyeceğim. Bu Momot paketi sadece bizim tarihleri düzgün bir şekilde gösterebilmemiz için bir filtre aracı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Şimdi normalde şu şekilde yapalım. Hemen şöyle şuraya geleyim. Settings bölümüne geleyim. Rol bölümüne geleyim. Public bölüme geleyim ve buradan orderlarımı herkese açayım. Şimdi normalde tabii ki herkese açmamız gerekmiyor. Ama biz nereye ne yazacağımızı görebilmemiz için bunu herkese açıp daha sonra da kapatmamız gerekiyor. Tabii ki ilk olarak tabii ki ben bunları aynı şekilde herkese açacağım. Herkese açtıktan sonra sorularımı rahat bir şekilde yapacağım. İşim bittiği zaman tekrar yeniden burada kapatmam gerekiyor. Yoksa bizim için bu bir güvenlik açığı sorunu olur. Şimdi hemen şöyle geleceğim. Öncelikle buna npm run dev diyelim, bir yandan bu arkadaş çalışa dursun. Evet. Bununla ilgili öncelikle bir action yazacağım. Action'ımda neler olacak? Şimdi normalde biz benzer bir action'ı aslında burada yazdık yine. Daha önce hangisinde yazdık? Kart için yazdık. Get to cart. Şöyle bakalım. Evet, şu şekilde istediğimiz verileri getirdik. Onun dışında şu şekilde cart filter user ID bu şekilde yazdık. Yine ne yaptık? User ID'yi burada zaten gönderiyoruz. Bir de zaten burada JVT'yi gönderiyoruz. Sorgularımız için bize bu gerekli zaten. Şimdi ben yine aynı şekilde bununla ilgili zaten bir tane URL hazırladım. Bunu direkt göstereceğim üzerinden. Evet, şöyle kart değil burası. Şöyle slash şu. Evet, yanlış fazla. Şöyle olması gerekiyor. Tamam. Bakalım ne diyor. 500 server diyor. Bir şey yanlış yazmış olabilirim. API orders. Ha, evet, şurada user ID'yi ben direkt şey şeklinde yazdım. Benim user ID'min 4 olması gerekiyor. Buraya tekrar yeniden 4 diyorum. Ve verilerimi burada bu şekilde okuyorum. Daha sonra şimdi yukarıdan aşağı bakacak olursak bir datamızın olduğunu, yine aynı şekilde attributes, name, telefon ve order list diye bu şekilde tüm verilerimizin olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu neden yaptık? Çünkü biz neyi nerede yazacağımızı buradan rahatça takip edebilmemiz gerekiyor. Bunu tabii ki sadece burada değil, aynı zamanda console.log yazarak da takip edebiliriz ama bazı verileri yazarken, şu an API'mizi yazarken neyi nerede alacağımızı da görmemiz gerekiyor. O yüzden dolayı burada bunu direkt aktif ederek başladım. Şimdi hemen öncelikle get to cart'a yine aynısından gelip kopyalayayım. Şu arkadaşları kapatayım. Burası ne? Neyse, tekrar açarız. Problem değil. Kart sayfasına tekrar geleyim. Get to order diyelim. .ts. Tekrar bu arkadaşı buraya yapıştıralım ve URL'imizi düzelterek başlayalım. Şimdi ben URL'imi zaten daha önce hazırlamıştım. Direkt aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Şöyle üzerinde konuşalım birazcık URL'in. Şimdi normalde benim bir orders diye yine aynı şekilde istek atıyorum ve filtreleme yapıyorum. User ID eğer ki 4'e eşitse
O zaman bana tüm hepsini getir. Populate'leriyle birlikte getir. Yani açılması gereken değerler varsa onları da getir. Daha sonra order item listi de aynı şekilde populate'leriyle birlikte getir. Mesela burada ne var? Datalar vesaire var. Bunların açılması gerekiyor. Eğer açılmazsak bu product sadece şunların dördünü verecek bize. Bunları getir. Product'larımın da bana populate'lerini getir. Burada nerede product'ımız? Attributes product'ımız yine aynı şekilde bana bunların populate'liği getir. Yine images'larımı da bana aynı şekilde getir ve bu benim URL'im şeklinde söylüyoruz. Bunları zaten Strapi'nin dokümantasyonundan bakarak yine aynı şekilde ihtiyacınız olduğu zaman sorgulayabilirsiniz. Zaten günümüzde artık yapay zekalar var. ChatGPT vesaire dokümantasyonun belli bir kopyasını atıp bana yani şimdi ChatGPT birazcık geriden geldiği için bazen bazı şeyleri kaçırabiliyor. O yüzden bazen dokümantasyonun belli bir kısmını kopyalayıp bana buna göre bir URL oluştur. Benim collection'ım ismi bu diyerek de aynı şekilde zaten bu URL'leri oluşturabiliyorsunuz. Evet, şimdi bunları bu şekilde yazdık. Sonra tekrar gelelim. Yukarıdan aşağı işlemlerimize bakalım. Şimdi biz burada normalde diğerinde yapmış olduğumuz gibi bir tane gerekli olan verileri döndürdük. Şimdi biz de yine aynı şekilde burada gerekli olan verileri döndürmemiz lazım. Order list diyeceğim ben bu arkadaşa. Bu şekilde olsun ismi ve döndürürken de yine aynı şekilde order list diyelim ve bu şekilde tanımlayalım. Bana gerekli olan şeyleri teker teker burada yazmaya çalışacağım. İlk olarak bana yine bir ID lazım ve yukarıda döndürmüş olduğum item'dan bu şekilde ID'yi alıyorum. Daha sonra total miktar lazım bana. Total miktarımın yeri neresi? Attribute'ün içinde yine aynı şekilde item'ın içinde ID'yi aldık. Şimdi item'ın içinde attribute'ün içinde subtotal'i almam gerekiyor. O yüzden diyeceğim ki subtotal eşittir item attribute subtotal. Daha sonra payment text'i istiyorum ben. Neyle ödeme yapmışız? O yüzden dolayı yine diyeceğim ki item'ın içindeki attribute'ün içindeki pay text diyeceğim. Payment text diyeceğim pardon. Yine aynı şekilde diyeceğim ki payment text. Buradaki isimler benim daha sonra çağırmak için kullanacağım isimler. Bunları tabii ki isteğe göre değiştirebilirsiniz. Ben yine aynı yapacağım ki zor olmasın. Daha sonra bana order item list lazım. Bunun içindeki her şey lazım. O yüzden dolayı ben bu listeyi yine almak istediğimi söyleyeceğim ve şu şekilde yazacağım. Bunun dışında bir de tarih işlemine ihtiyacım var benim. Dediğimiz gibi bunun oluşturulma tarihini yazacağım ki kullanıcı ne zaman sipariş verdi bunun tarihini tutabilelim. Bunun için de zaten moment yükledik. Moment'la birlikte de ne yapacağız? Şu sayfada yenileyim bu arada yüklene dursun. Moment'la birlikte ne yapacağız? Bu tarihi istediğimiz formata çevireceğiz. Şimdi normalde 2024-06 böyle uzun bir tarih kullanıcıya gösterdiğimiz zaman kullanıcı bunu düzgün bir şekilde anlayamayabilir ve bizim yazdığımız CSS'te fazla yer kapladığı için tasarımımızı bozabilir. Daha açıklayıcı olabilmesi için ve buradaki şeyleri kendimize göre kısaltacağız. Tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Bu arkadaşı buraya yazıyorum. API'miz artık pardon action'ımız daha doğrusu artık hazır. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra hemen burada tekrar geliyorum. Rotalar, My Order ve Page sayfamı açıyorum. Şimdi Page sayfamda yine aynı şekilde benim order'ları çekebilmek için bir state'e ihtiyacım var. Şu şekilde state'imi yazıyorum. Başlangıçta biz normalde şu şekilde verilerimizi çekebiliyoruz zaten. Şimdi şöyle yapacağım. Yine ben bu get my order'ı aynı şekilde kullanacağım. Get to order'ı daha doğrusu ismi düzeltmemişiz bu arada. Bunun ismini get my order olarak düzeltelim bu arada. Get my order diye düzeltelim. Şimdi biz bu arkadaşını aynı şekilde kullanacağız ama bunun içinde görmüş olduğumuz gibi bir user ID, bir JVT var. Kullanıcı bu sayfaya girmek istediği zaman aynı zamanda eğer JVT yoksa kullanıcıyı bizim başka bir sayfaya yönlendirmemiz gerekiyor. O yüzden tekrar buraya geleceğim. Diyeceğim ki use effect üstü parantez eğer ki JVT yoksa o zaman kullanıcıyı router evet tanımlamamışım bu arkadaşı da hemen şurada aynı şekilde gelip tanımlayalım. Const router eşittir use router diyelim. Next navigation tamam. Tekrar yeniden buraya geliyorum. Diyeceğim ki router nokta replace ya da router nokta push da olur replace de olur. Push diyelim. Router nokta push ana sayfaya gönder diyeceğim. Daha sonra tekrar geleceğim. Eğer bir sıkıntı yoksa bana get my order
diye bir şey çalıştırmanı istiyorum senden diyeceğim. Şöyle yapalım. Biz bunun ismini get my order değil get order yapalım. Ya da get to order şeklinde yapalım. Buradaki yazacağım fonksiyonun ismi de get my order şeklinde olsun. Buraya tekrar gelelim. Diyelim ki get my order aynı şekilde eşittir async tekrar parantez şu şekilde yazıyor. Diyeceğim ki const order list bu alt tire olsun, diğerleriyle karışmasın. Await get to order şeklinde yazıyorum ve bunun içine bir user id ve jvt gönderiyorum. Daha sonra ben bu arkadaşları takip edebilmek için console.log order item list diyebilirim. Ve son olarak yine set order liste ben bu arkadaşı atamalıyım ki rahat bir şekilde kullanabileyim. Evet, şimdi hemen tekrar sayfama geliyorum. Sağ tıklayayım, incele diyelim, konsolumuza bakalım. Bir sıkıntımız var mı görelim. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bir sürü veri geliyor ve sürekli istek atıyormuş gibi duruyor. Bunu bizim durdurmamız gerekiyor. Şuradaki yüz efektimize şöyle tekrar geliyorum. Bir tane köşeli parantez ekliyorum ve görmüş olduğumuz gibi durdu. Hemen şuradaki şu arkadaşı şey yapalım, tekrar sayfamızı yenileyelim ve görmüş olduğumuz gibi itemlarımız burada. Artık ben buradan bunları rahat bir şekilde çekerek kullanabilirim. Şimdi hemen bu page sayfamızın tasarımını yapmaya başlayalım. Şimdi Collapse yükledik zaten. Collapse'nin öncelikle bir iki tane kütüphanesi var. Şu arkadaşları ekleyerek başlayayım. Yukarı. Evet. Sonra tekrar buraya geliyorum. Şimdi burada bir tane divim olsun ve bunun içine bir tane h2 ekleyelim. Ve class name yazalım buraya. Bir padding 3 bg my color 3 kullanacağım bu sefer. Textimiz white olsun. Fontumuz bold olsun. Textimiz 4x large olsun ve ortalı bir şekilde olsun ve burada da my order diye bir başlık sayfası gibi bir sayfa yapalım buraya. Evet bakalım. Evet şu şekilde geldi. Tamam. Şimdi bununla aynı şekilde aşağısına geliyorum. Bir tane div diyelim. Div class name py8 mx7 diyelim. Tekrar geleyim buraya. Bir tane h2 ekleyelim. Burada da order history yazsın. Bu arkadaşa da bir iki class name verelim. Text'in 3x large olsun. Text 1 kullanalım yine. Ve aynı zamanda text'in 2x pardon 3x açtık zaten. Font bold diyelim olması sadece. Tamam. Evet güzel. Şuradaki şu arkadaşı 5 ya da şunu küçültebiliriz. 2x large yapalım. Daha fazla şey olmasın. Tamam. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Yeniden bir tane div açalım. Ve bu divimizde de diyelim ki div class name margin top 10. Sadece yukarıdan aşağı bir boşluk verelim. Ve burada artık bir döngü yapacağız. Diyeceğiz ki order list nokta map. Daha sonra parantez parantez item virgül index diyeceğim. Ve şuradan bir parantez burada bir tasarım yapmaya çalışacağım. Bunun için zaten daha önce Collapse'yi zaten yükledik. Bu Collapse'nin şöyle bir tanesinden aynı şekilde geleyim alayım ve buraya yapıştıralım. Ve tekrar gelip buraya bakın. Evet şu an görmüş olduğumuz gibi bakın tıkladığım zaman bir şeyler açılıyor şu an. Aslında bu şekilde çalışıyor zaten. Bunu kendimize göre düzelteceğiz. Şimdi benim bu arkadaşa öncelikle bir tane key vermem gerekiyor. Yoksa sürekli hata alıyoruz ve indeksimizi burada söyleyelim. Daha sonra buradaki class name'i yazalım. Ben burada bir grid yapısı kullanmak istiyorum. Diyeceğim ki grid call altılık bir değer tam sayfayı kaplıyor olması lazım burada. mt3 item center border 1 padding 2 bg1 cap 8 diyelim. Evet şu arkadaşı şuradan şöyle aşağı atalım. Ne olduğu belli olsun. Şöyle trigger. Evet. Tamam. Şimdi biz bu trigger'ın içine şimdi burada grid yapısı yaptık ya. Şimdi burada teker teker bir tasarım yapacağız. Yani bizim birden fazla alanımız olacak. Başlıklarımız olacak daha doğrusu. Bunları burada söyleyeceğiz. Diyelim ki ilk başa order date diyelim. Şöyle ve daha sonra
Bundan şöyle birkaç tane kopyalayacağız aslında. Bunlara bir class verdikten sonra kopyalayalım. Olmazsa şöyle bir tane daha kopyalayayım, olmazsa daha sonra düzeltiriz. Bakın yan yana bunları ekledik. Şimdi bunlara tıkladığımız zaman aşağı tarafta da burada da normalde neyi göstereceğiz? Bizim itemlerimizi göstereceğiz. Bunun için de zaten diyeceğiz ki şöyle bakacak olursak bizim şu console.log'lardan birini bulabilirsem. Evet, şöyle sayfamı tekrar gelip yenileyelim. Evet, şimdi şöyle tekrar bakalım. Diyeceğiz ki biz itemin içindeki order item listi yazdır bize diyeceğiz. Burada yeniden bir döngü oluşturacağız. Şimdi şurada küçükten bir tasarım yapmaya çalışalım. Buraya şöyle yapacağım o yüzden. Hemen tekrar buraya gelelim. H2'nin içine bir tane span ekleyerek gidelim. Ve bu span'ın içinde order date bunun içinde olsun. Buraya tekrar geliyorum. Class name font bold diyelim ve mr2 şeklinde tanımlayalım. Şimdi order date için söyleyeceğimiz, dediğimiz gibi moment diye bir şey kullanacağız. O yüzden dolayı ben direkt burayı kopyalayacağım. Şöyle bunu ChatGPT'ye de yine aynı şekilde yazdırabilirsiniz. Bir de yüklemiş olduğumuz moment'ın kütüphanesini kullanacağım. Şimdi bu bizim ne işimize yarıyor? Tarihimizi şu formatta vermeye yarıyor. Biz zaten item graded at diyerek biz buradaki graded at'e erişebiliyoruz ve bunu kendimizce ne yapıyoruz? Moment'la birlikte filtreleyebiliyoruz. Bu sadece Movement'ı değil, bununla ilgili kullanabileceğiniz bir sürü araç var. Şu anda en yakın bir şekilde aslında ChatGPT verdi bana da bunu. Aynen direkt söylediği gibi bunu kullanıyorum. Bakın şu şekilde bana yazdı. Güzel. Şimdi şöyle tekrar bir bakalım. Bir tasarım kayması var gibi geldi ama şöyle sayfamı büyüteyim, nasıl duracak? Tamam, bir sıkıntı yok gibi. Diğerlerini de yapalım, ondan sonra yeniden tekrar bakarız. Şimdi aynı şekilde benim diğer arkadaşları da eklemem gerekiyor. Şundan şöyle bir tane daha kopyalayalım. Buradaki moment'ı artık kullanmayacağız. Sadece ilki için geçerliydi bu. Evet. Bundan şöyle iki tane daha kopyalayalım ve bunları düzeltelim. Şimdi order date değil, buraya diyelim ki total diyelim ve burada da tekrar geliyorum, süslü parantez item'dan gelen sub totaldi sanırım. Şöyle bir deneyelim. Evet, sub totalmiş, yine bize bunu aynı şekilde geldi yazdı. Daha sonra tekrar yeniden aynı şekilde geliyorum. Bundan yapıştıralım buraya ya da buraya, hiçbir şey, şöyle yapalım. Sipariş durumu diye bir seçenek ekleyeceğim. Pending diyeceğim. Yani normalde ne olur? Bir siparişi verirsiniz, kargoya verildi gibi bir şeyler olur. Şu an siparişi verdi, bekleniyor manasında. Bunu söyleyebiliriz. Hazırlanıyor diyebiliriz. Bunun gibi bir şeyler diyebiliriz. Ben pending diyeceğim ve buraya da status diyelim. Tabii bunun için yeniden bir şeyler oluşturup daha detaylı bir şekilde yapmak gerekebilir. Ama ben çok fazla uzatmayacağım. Devamlı yapmak isterseniz siz zaten aynı şekilde yapabilirsiniz. Payment tipine gelelim. Bundan yine aynı şekilde kopyalayalım ve buraya da payment textimizi burada olduğu gibi yazdıralım. Evet, buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi son olarak ben bir de bu arkadaşlara tıklandığı zaman açıldığı pek fazla belli olmuyor görüldüğü gibi. Bu tarafa bir tane şey ekleyeceğim. İkon ekleyeceğim ki aşağı doğru açıldığı belli olsun. Bunun için hemen tekrar yeniden bir H2 yazalım ve buraya class name'ine call span 2 diyeceğim. Neden 2 diyeceğim? Bunlar hepsi 1 1 1. Burası ikilik bir alan ve bu arkadaşın içindeki span ve ikona vereceğimiz şeyle birlikte, class'la birlikte bunu en köşeye atacağız. Yine aynı şekilde font bold vesaire bir şeyler diyebiliriz burada yine ve mr2 diyelim bu arkadaşa yine. Evet. Bunun içine de tekrar geleyim, bir tane arrow up ikon, yani bir tane ikon bulmamız gerekiyor. Up diyelim, şunu kullanalım. Bir bakalım nasıl duruyor. Evet, pardon, up değil down diyeceğiz. Yanlış oldu. Down. Zaten bu ikonda pek hoşuma gitmedi açıkçası. Down on ikonu deneyelim bakalım. Evet, bu da pek güzel değil. Arrow down. Evet, çok da şey yapmayalım, uğraşmayalım. Şu ikonu deneyelim bakalım nasıl duracak. Tamam, olsun olduğu kadar. Tekrar class name diyeceğim bu arkadaşa ve ml auto, yani left'e göre hizalı. Evet, buraya tıkladığımız zaman bakın bu arkadaş artık açılıyor. Burası da tamam. Şimdi
Burası normalde kaçlık bir alandı? 6'lık bir alandı. 1, 2, 3, 4 dedik. Bunları bu şekilde ekledik. Şu an tamam gibi. Şey yapalım bir olmazsa. Alt tarafında yazalım. Tüm sayfayı kaplaması için eğer kaplamazsa ona göre yeniden bir şeyler bunu ayarlamaya çalışırız. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Burada yeniden bir döngü oluşturacağız zaten. Şöyle yapalım. Diyelim ki item'ın içindeki order list. Ama bu şekilde değildi bu arkadaşın ismi. Tekrar incele diyelim. Konsol diyelim. Array'imize bakalım. Evet, burada yazmış olduğu gibi order item list. Zaten bu değerleri de aslında zaten biz verdik. Ama burada görelim yani. Diyeceğim ki eğer ki order item list, burada bir şart da ekleyelim. VV diyelim. Ve diyelim ki eğer ki varsa, olmayabilir belki diye düşünebiliriz. Normalde olması gerekiyor tabii ki, bizle ilgili bir sıkıntı yok ama hata vermemesi için burada tekrar map diyelim. Order virgül index diyelim. Index hatta şu alt tere diyerek verelim. Tekrar şöyle gelelim. Yukarıda da indeks tanımladık ya burada. O yüzden dolayı alt tireyi verdim. Burada karışmasın diye. Tekrar geliyorum. Bir tane parantez açıyorum. Burada tekrar diyeceğim ki şöyle yapalım. My, daha doğrusu kaydetmeyeyim. Şöyle hemen buraya tekrar gelelim. Page. Evet, komponentin içini oluşturalım biz buraya. My order item nokta tsx rapçe diyelim. Bu arkadaşı burada verelim ve burada aynı şekilde bunun tasarımını yapalım. My order page ve bu arkadaşa muhakkak bir key vermemiz gerekiyor her halükarda. Index alt tire diye. Evet, şimdi tıkladığımız zaman evet, yanlış şeyi verdim galiba. Evet, my order page'i verdim. Biz normalde my order item'ı vermemiz gerekiyor. My order item diyeceğim. Bunu bu şekilde yükleyeceğim. Tekrar bakalım. Evet, şöyle yukarı doğru çıkayım. Eklediğim şeylerden kaynaklıdır. Büyük bir ihtimal şimdi buluruz. Yukarı eklememiş bu arkadaşı. Tekrar geleyim. Control space. Evet, şu an ekledi. Tamam. Tekrar üzerine tıkladım. Bakın şu an bunda sepette 2 tane ürün varmış. Bunda bir tane varmış. Bunda 2 tane varmış. Bunları artık görebiliyorum. Şimdi artık bunlara bir tasarım yapmamız gerekiyor. Bunu da zaten gelip aynı şekilde burada tasarımını yapacağız. Burada şimdi normalde bu arkadaşın aynı zamanda diğer taraftan bir veri alması gerekiyor. Hemen şuraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki my order item props diyelim. Ee, order items gelecek sana. Tipi en iyi olsun. Ve burada yine aynı şekilde bu arkadaşı tanımlayalım. Tamam. Şimdi biz yine aynı şekilde diğer taraftan bu arkadaşı göndermemiz gerekiyor. Şöyle bakalım. Neredeydi bu arkadaş? Biz burada ismine ne dedik? Order dedim. O zaman tekrar Ctrl Space. Burada order değerini gönderiyor. Bu da tamam. Şimdi hemen şöyle tasarımını yapmaya çalışalım. Burada şurayla artık çok fazla işimiz yok gibi. Kapatayım. Bir yandan görmeye çalışalım. Evet. Şöyle tekrar geleyim. Buraya bir konteyner yapısı ekleyeyim. Bu arkadaş şöyle olsun. Şimdi biz buna tıklayıp açacağız ya. Açtığımız zaman böyle birazcık daha küçük olsun. Ee, Alt elemanıymış gibi birazcık daha belli olsun. Buraya tekrar yeniden bir div ekleyeceğim. Class name diyeceğim. Bunun için burada kullanmış olduğum bu grid yapısının aynısını orada da kullanmak istiyorum ben. Bulabilirsem tabii ki yerini. Evet, şurası. Aslına bakarsanız bunu kendimize göre değiştirebiliriz. Şöyle dursun. Duruma göre bir kopyalayalım önce. Daha sonra bakarız buna. Evet, şöyle bir grid yapımız oldu. Tamam. Şöyle yapalım. Aslında biz buraya dörtlük bir alan diyebiliriz şöyle. Şöyle sayfamı bir büyütelim bakalım. Evet, pek bir şey olmadı. Evet, bir bakalım buna öncelikle. Yazalım, olmazsa bir iki bir şey, ondan sonra tekrar test ederiz. Tasarımı düzeltiriz. Buraya ilk olarak bir tane image ekleyerek başlayacağım. Next image. Daha önceki eklemiş olduğum image'lerden biriyle yine aynı şekilde gelip buraya kopyalayacağım class'larını vesaire. Zaten her şey aynı. Image data sadece 0 attribute URL diyeceğim. Neden? Çünkü birden fazla image'imiz olabilir. Bazı ürünlerimiz o şekilde. Bunu burada o yüzden bu şekilde söyleyeceğim. Tekrar gelip bakalım. Burada neyi eksik yaptığını söylüyor bana. Order item is not defined diyor.
Evet, şöyle yapalım. Bunların isimlerini order item olarak değiştirelim. Buraya da tekrar geleyim. Ya da tek bir tane ürün olacağı için order item şeklinde tanımlamak daha mantıklı olur. Items yazsanız da olur, sıkıntı yok. Ama daha sonra kullanan kişi, yani kodları başkasına verecek olursanız daha sonra kullanan kişi için zor olabilir. O yüzden dolayı tekerli şekilde yazarak gidelim. Daha sonra yeni bir alan ekleyeceğim yine. Burada işte ne ekleyebilirim mesela buraya? Tekrar şöyle bir tane div yazalım. Class name diyelim. Call spam 1 diyelim öncelikle bu arkadaşa. Sonra tekrar bir tane h2 ekleyelim. Ve burada şöyle evet. Burada diyeceğim ki order item'dan gelen product'ın içindeki datanın içindeki attribute'ün içindeki name olması gerekiyor. Şöyle hemen gelip yazalım. Evet, bunu yazdı. Bundan bir tane daha yine aynı şekilde kopyalıyorum. Buraya quantity diyelim. Evet, product nokta şöyle bakalım bunun tam yeri neredeydi? Tekrar şöyle incele yapalım. Console diyelim. Evet, şöyle tekrar bakıyorum. Order item list birini açtım. Bakın quantity direkt burada. Product buradaydı. İçine girdik. Buraya o yüzden sadece ne diyeceğim? Order item quantity diyeceğim. Bir de fiyatlarını vesaire yazdırabilirim. Aslına bakarsanız şeylerini de yazdırmamız gerekiyor bizim burada. Size, color vesaire onları da yazdırmamız gerekiyor. Öncelikle satış fiyatını yazdıralım. Biz yine buraya item price diyelim. Bunun yeri de tam olarak nerede? Yine aynı şekilde product'ın içindeki fiyatı yazdırabiliriz. Başka ya da amount yazdırabiliriz. Amount yazdırmak daha mantıklı olacaktır. Şöyle amount yazdıralım. Daha sonra bundan bir tane daha kopyalayalım. Bir tane daha kopyalayalım. Evet. Color size diyelim. Bunların isimlerini de yine aynı şekilde color size olarak düzeltelim. Evet, şu an burada çok kötü bir görüntü var tabii. Şöyle tekrar bu arkadaşa bakalım. Evet. Şu an tasarımımızda ufak tefek sorunlar var gibi. Tabii ki bunlara bakacağız şimdi. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alanımız var. Biz yine bunu en iyisi 6'ya çevirelim. Tekrar şöyle bakalım. Evet, bunlar bu şekilde girdi. Şöyle küçük bir kayma gibi bir şeyler var aslında. Bunu da çözersek. Ee, Şimdi burada BG Borderwall Item Center bir sıkıntı yok gibi. Şuradaki şu page sayfasında bir de bakalım. Kol altı trigger şimdi şöyle yapalım. Şimdi normalde ben şuradaki şu konteyneri kaldırırsam bu arkadaş full ekran oluyor. Ama burası görmüş olduğumuz gibi full ekran olmuyor. O yüzden dolayı şöyle yapalım. Biz buraya tekrar yeniden konteyneri ekleyelim. Buradaki şu cos 6'yı birazcık daha büyütelim. 7-8 falan yapalım. Evet, 7 yaparsam tam ortalı bir şekilde neredeyse olmuş oluyor. Evet. Bir sıkıntı yok gibi, bu şekilde bunu da aşağı yukarı ayarlamış olduk. Mobil için birazcık daha uğraşılabilir, daha düzgün bir hale getirilebilir aslında. Ben çok fazla uğraşmayacağım. Siz tabii ki daha düzgün bir şekilde bu order'ları ayarlayabilirsiniz. Projemiz şu an için bu kadar gibi. Şöyle bir genel kontrol yaptıktan sonra eğer ki başka bir hata vesaire görürsem onları düzeltirim. Onun dışında şu an için projemizi bitirmiş gibi duruyoruz. Evet, projemiz bitti. Tabii bir iki tane küçük eksiği var. Genel olarak sitemizin birçoğunu yaptık zaten. Siz tabii ki bunun üzerine eklemeler yapabilirsiniz. Eğer bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup like atarsan, bir yorum bırakırsan sevinirim. Benzer içerikleri yine aynı şekilde üretmeye çalışacağım. Genellikle full stack yazılımlar, Shopify tema geliştirme, onun dışında Flutter'la belki bir iki tane uygulama yapmayı düşünüyorum. Kanalda yine aynı şekilde paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.